My eighth trip to this event and to this Congress. So now Turkey is my second home. So extremely happy to be here. When I got this invite, I was quite happy. At the same time, I was also a bit worried. Happy because I got an opportunity to come again to meet all of your friends in physical event, but a bit worried whether the suit and pants would fit me because I haven't worn them for 2 years. So we were all on our scrubs. But really feels good to be here at the end of the day. My talk here today is on importance of proper positioning of airway. And this is going to be a very basic talk because sometimes we do tend to forget basics when it comes to airway. So the objectives of the next 10 to 15 minutes is for us to revisit the 3 golden rules of airway management. We're going to see, does positioning your patient really matters? Does your position as an operator on the head side, does it really matter? What should be the position of the blade tip? And what's the difference in children when it comes to airway management? I have added few QR codes for your reference of those studies. So anybody who's interested, you can keep your QR scanning so that you can directly refer to those studies. So before we proceed any further, we're talking about airway positioning for an advanced airway like intubation. But we need to remember 3 golden rules of airway management. Anybody, that's almost anybody, can be oxygenated and ventilated with a bag and mask. The art of bagging should be mastered before art of intubation. Manual ventilation skill with proper equipment is a fundamental premise of advanced airway. So this is my suggestion to all the residents, especially those who are starting your career in emergency medicine. Never forget these 3 golden rules throughout your career in emergency medicine. So the 3 positions which are very, very important for us to have a successful airway placement. 1, how do you position yourself? 2, the patient's position. And the 3, where do we keep your laryngoscope blades? Let's quickly look at how do we position ourselves when we intubate. Right? I'm going to show a few pictures in the forthcoming slides. But what I would recommend here is clearly stand further back with straighter arms and your back. Hold your laryngoscope closer to the blade. The arm should be only modestly flexed at the elbow and adducted, and do not bend in right angles. By application of force, the intention here is not to lever your scope, but to give the force so that you can lift the laryngoscope up. So let's look at this picture where my resident is trying to intubate a patient. As you can clearly see in the first picture, you can see he's bent forward, his elbows are flexed. That's not the position you need to be while you are intubating. If you look at the second picture, you can clearly see now how he stands back and the elbow is not flexed as much. It's only flexed very minimally. Right? That's the right position for you to stand when you intubate. And also look at the space between the head of the patient and head of the bed or the end of the trolley. So there's a lot of space in between. That's not the way you place your patients. The patient's head end should be ideally at the end of the trolley, closer to you. When you begin with the wrong position, that will lead to a wrong axis, which we are going to see in some time now. And what we'll end up doing is basically you'll go more closer to the patient, trying to look for the vocal cords, which is absolutely not the right way to do or right thing to do, right? So does the patient's bed height really matters? It's something which we overlook. Clearly in an emergency department, it's quite busier. We don't really pay so much of attention to the height of the patient trolley. Clearly, that does make a significant importance in airway management. The patient must be in the center of the bed, and his head must be positioned as close to the upper end of the stretcher. And this is an interesting study from British Journal of Anesthesia, where they looked at around 300 patients, and they saw does the bed position really matters. And they tried intubating patients at 4 levels of the operator. One at the level of the neck,
one at the level of xiphisternum, at the level of the lower ribs, and one at the level of umbilicus. So it is found that when you place the patient's trolley at the level of your umbilicus and slightly above that, the chances of you getting your intubation right in the first attempt is going to be significantly higher, irrespective of how much of a difficult grade of intubation it is. So it is recommended that you keep your bed height at least to a level of umbilicus or slightly above that. So that's about how do you position the bed and how do you position yourself. Let's quickly look at how do you position the patient. The aim of the patient positioning is basically to align three axes together. They are oral axis, pharyngeal axis, and laryngeal axis. And they have to be aligned, allowing the line of vision to fall at the laryngeal inlet. And this was described actually in 1936 as three-axis theory, and we call it as sniffing position. So I'm going to show what is a sniffing position rather than trying to read what a sniffing position looks like in the forthcoming slides. So clearly these are the three angles which we need to align: the pharyngeal axis, the tracheal axis, and the oral axis. So once you align, you pass your blade, and your tip of your blade lies at the vallecula. That's how you create more space for you to visualize the vocal cords. So let's have a look at how to align that. If you don't align your patient's airway, the patient occiput is not elevated, and if the neck is not in flexion, it creates a steep visual angle, as you can see in the first picture. And what you will end up doing is you'll try moving closer to the patient's mouth, trying to search for the vocal cords. The second picture is the correct method, where the occiput is correctly elevated, placing the patient in a sniffing position, allowing the visual axis to align with the airway axis. And it is found that sniffing is better when it comes to any difficult level of intubation. So sniffing position has highest first pass success rate. So once you place your blade in the vallecula, if you place it in the proper position and lift, clearly you're going to see the vocal cords as shown in the second picture. But improper positioning of the blade or the tip of your blade, or in fact improper selection of a wrong size blade, in spite of your sniffing position and your position, you may not still see the vocal cords when you intubate. So these are some of the other positions which are recommended, like ramped or stacked or head elevated laryngoscopy position, especially in obese patients where you're trying to align your xiphoid process with the external auditory meatus in the first one, where you use certain blankets, or you might use a troop elevation pillow to achieve the same. But what's interesting is there are studies, and this one is a recent meta-analysis of about 632 study subjects, which basically has found that clearly sniffing or ramped makes no difference. So even in your obese patients, as long as you follow the basic steps of positioning yourself correct and putting the patients in sniffing position, you should be still able to intubate this patient successfully. So these are other possible angles where you can try intubation. This is on upright intubation, where there are a few interesting studies, especially with residents trying to intubate for the first time or learning intubation. They found upright positioning has better success rate as well. So the recent article in AJIM in 2017 actually says the upright intubation position has a first pass success rate of about 85%. So when we say upright, this is placing your patients above 45-degree angle. It may not be feasible in all your patients in ED, especially with trauma and other patients. But however, it does help certain times. And if anybody who's learning intubation, if you have an opportunity to try it, you may. So let's come to pediatrics. Is it any different from adult positioning? Yes, there are certain anatomical considerations you need to remember. We all know the occiput is quite large in pediatric age group. They have a large tongue. The tonsils and adenoids are larger. The vocal cords are placed much higher. They've got a weak hypoepiglottic ligament, floppy epiglottis, a short and a narrow trachea, and also an anatomical subglottic narrowing. So now how do you position airway for pediatric age group? Clearly 3 steps. Align the glabella with chin, open the anterior neck space, and try to align the external auditory meatus horizontal with the suprasternal notch. So this is the position in pediatrics, where you see clearly
The external auditory meatus is aligned with the xiphisternum. The neck is open, and also the chin is aligned with glabella. So this is one of the easiest positions for getting your intubation right in pediatric age group. And you may probably use a headrest or a shoulder roll to achieve this position. So quickly to summarize, I want to reiterate to all of us that bag and mask is actually a very important skill to learn before intubation, and it's an essential skill for all of us emergency physicians. And if you are a resident in this Congress, I would strongly suggest master the art of bag and mask first. Keep the patients as high as possible. Ensure the bed is at least to a level of your umbilicus and above. Keep the patient's head in the trolley closer to you or closer to the head end of the trolley. Don't have any space in between. Align the three positions, three angles. That's a sniffing position. Stand back and don't flex your elbows too much. If you don't get your airway or vocal cords, don't go closer. You should rather go backwards, trying to align those three ankles. You can try ramp or stack position in obese patients and ensure that the tip of the blade is also in the right position, where in adults it's in the vallecula, whereas in pediatric age group, you will actually include epiglottis as well when you are trying to do a scopy to see the vocal cords. And if you are a resident learning intubation, try upright intubations. You might probably find that a bit easier. And with that, let me thank the organizers once again for giving me this opportunity here, and extremely happy to be back here on the stage. Thank you. Thank you very much, Dr. Salaman. This is very important object for emergency medicine. Yes, we can take some question. Dr. Behçet. Thank you very much, Dr. Cooper, for a nice presentation. My question is about the position. You mentioned about the importance of the position while we are doing the intubation, especially the position of the provider, the position of the patient, and also the position of the requirements. That's really very nice. That is, I'm satisfied with it. I think you read many papers while you were preparing for this presentation. Just my question is about the corona corruption. In the beginning of the corona, it was mentioned many times everywhere and put a barrier between the provider and the patient while you need to intubate the patients. Well, do you think it was a right way, or do you think we did it wrong, very harm the patient? This is my question. Secondly, you said this is your 9th time being in Turkey. Thank you very much. Always welcome. But unfortunately, for becoming a Turkish citizenship, you need come one more time again. Welcome. Thank you, Professor Behçet. I'll answer the second one first, and yeah, hopefully I'll get it next year. And with regards to your first question, I think it's a very important question, because at the beginning of Corona, we all tried using those intubation shields and the hood and various fancy-looking transparent equipments, and that did complicate the process a little bit. We also tried that, and clearly many a times it was a bit difficulty to maneuver using the small space which you have got there. But again, as time passed by, we also got a lot of study and research which said using those boxes is clearly not going to be helpful in preventing the spread of COVID. So rather, a full PPE for the operator is a much better option. So that's what most of us moved towards. And we in fact stopped using any intubation boxes or hoods for any of our COVID patients, perhaps in the first wave itself. So during the second wave, we didn't use any such hood. And clearly, we didn't see any incidence of raised COVID cases among the emergency doctors, especially because of getting exposure to the airway procedures. I hope I could answer your question. Yes, thank you very much. Maybe one more question or comment. Okay. I want to invite the list. The last speaker, Göksu Afacan Öztürk. Please. Göksu Afacan.
her topic about awake intubation in ER. Hello everyone, my name is Göksu and I'm from Istanbul. I try to summarize your awake intubation in ER. Awake intubation is a placing endotracheal tube in trachea while the patient continues to breathe. The principal advantage over rapid sequence intubation is that you not take away the patient's respiration or airway reflex, which makes the process safer in many circumstances. The disadvantage is that the patient's personality, movements, as the patient's airway reflex must be managed, and it may take time. And even when done well, the review won't be yet as good as in paralyzed patient. Instrumenting the back of the throat may cause gagging to possibly vomiting. Throat is quiet and unlikely to lead to clinically significant aspirations. And the more difficult airway features, the less urgent the intubation, the more likely you should intubate awake. Patients who are at high risk to vomit are not good candidates for an awake technique. In general, awake intubation should be preferred in airway does not need to be immediately secured. Significant risk for a difficult airway, low risk of vomiting, compliant patient, and endotracheal intubation via the nasal or oral route is feasible. Performance of endotracheal intubation can be viewed as several interconnected steps. These include assessment of the airway, physiological preparation of the patient, pharmacological preparation of the airway, and the preparation of equipment and personnel. We are working in the emergency department, and the physiological preparation of the patient is the important one for the preparation. Just because the patient is not compliable to this procedure, you cannot intubate him or her in the awake manner. The procedure of endotracheal intubation itself divided into essential monitoring, pre-oxygenation, and general local anesthesia, as you already know all of this. And the majority of endotracheal intubations are performed in elective manner. Huge amount may be done in the emergency departments. If I can ask you something, this one is the take-home message. Awake tracheal intubation must be considered in the presence of predictors of difficult airway management. Cognitive aids such as checklist is recommended before and during performance of awake tracheal intubation. Supplemental oxygen should always be administered during all of the procedure. Effective topicalization must be established and tested, and lidocaine should not exceed 9 mg/kg. This is the lethal dose for the lidocaine. Cautious use of minimal sedation can be beneficial, but sedation could not be used as a substitute for inadequate airway topicalization. If you cannot topical anesthetic to the patient, you cannot replace it by the general sedation. If you want, you can use it. The number of attempts should be limited to 3, with one further attempt by more experienced operator. If you can't be able to intubate patient in 3 times, let it go away. Anesthesia should only be induced after 2-point check. The visual confirmation and capnography has confirmed correct tracheal tube positions. And also, all departments should support emergency medicine residents to attain competency and maintain skills in awake tracheal intubation. They only really talk about awake intubation for anatomically difficult airways, but I actually think that the physiological difficult airway will be more common indication in emergency medicine routine. And also, I wouldn't be trying an awake approach in the emergency department with an uncooperative patient. This is the difficult airway intubation and difficult mass ventilations table, but the most important indication is unstable cervical spinal fracture. This is a fracture in the cervical spine. You have to intubate it by an awake manner.
They make controversial and probably incorrect statement that awake tracheal intubation should ideally be performed in the operating theater, but we have plenty of skilled assistants, drugs, equipment in the emergency department, although I will admit space is sometimes a little short. We need to monitor for airway obstruction, hypoventilation, arrhythmias, and hypotension. Most of this obvious, but the use of antidote is an important recommendation. Workspace ergonomics have an impact on performance and safety, and you have to do a plan for an unsuccessful awake intubation. You have to sedate your patients if all the things goes wrong. And always says that perioperative settings of the cognitive aids such as checklists improves the interprofessional communication, teamwork, and patients of outcomes. A cognitive aid such as checklist before and during performance and awake tracheal intubation is recommended. So we have to use the awake tracheal intubation in four things. The first is oxygenate, then topicalize, then sedate the patient, then perform. A lot of things about awake intubation technique. Firstly, use anti-CLOX, then dry all of the area, then use topical-like agents, then minimally sedate your patient, then perform. Awake intubations, a direct or video laryngoscopes is glycopyrrolate is this 0.2 milligram or atropine, but the glycopyrrolate is the chosen one, just because the atropine can have a lot of side effects. Then you can use the ondansetron for may help to decrease the gag reflex. Suction, then dry. Nebulized lidocaine and automized lidocaine for using the topicalized agents. Then you can perform the pre-oxygenation, position, gentle restraint, then just go with it. This is a summary for the procedure. You have to local anesthetic to the nose, then pharynx, then larynx, but you have to a little bit aid with sedation, and your patient is awake, and you just say, take a deep breath when you perform in laryngeal sedation. The oxygen is important. The administration of supplement oxygen during awake intubation is recommended. High flow nasal oxygen should be the technique of choice. The topical lidocaine should not exceed 9 milligram kilogram, and practitioners should recognize that that is not a target but a maximum dose, and in practice it's rarely required, just because you aid your procedure with a little bit sedation with midazolam. And with all local techniques, local anesthetic toxicity will be in mind, and you have to do something for toxicity, including lipid emulsion should be in place. Regardless of the techniques used, the adequacy of topicalization should be tested in a traumatic manner, and you don't necessarily need an intubating fiber optic scopes. Choosing between techniques is based on patient factors, operator skills, and the availability of the equipment. You are working in an emergency medicine clinic. Use whatever you want, but if you can do the best. I think this is probably obvious in well-stocked operating room, but in the emergency department where scopes are rare, the fancy tubes are not always stocked. So I have definitely seen normal tubes are used by the fiber optic bronchoscope. And as I already said before, use anti-CLOX. The glycopyrrolate is the chosen one. Other options include atropine and hyoscine. And oxygen is the vital. Acupuncture and acupressure are using for the dental procedures for gag reflex, but no evidence exists to support the use of acupuncture or acupressure for the awake intubation. This is the points for acupuncture and acupressure, but
no evidence for this gag reflex. Sedation might improve the patient's tolerance and cooperation. They define minimal sedation as a drug-induced state during which the patient responds normally to verbal commands, whilst the airway, spontaneous ventilation, and cardiovascular functions are unaffected. But if you do sedation for more, then direct intubation will be in mind. The risk of over-sedation and sequela, and they actually say keep an anesthetist in your mind, but we are the emergency medicine specialist. We can do wherever you want. And also, this is the important one, you can use a lot of sedative agents, but if you start with one agent and if you handle its complications, stick with one agent. And also, you can use midazolam and remifentanil, then pofol, then dexmedetomidine. And dexmedetomidine is the shining star, I think, but there is a lack of well-designed randomized control trials demonstrating any clear benefit over the other agents. And we also use the tube conformation as a two-point check. First, get a waveform and enter the carbon dioxide. Second, and the most important one, see the direct intubation via the vocal cords. Anesthesia should be induced only when the two-point check has confirmed the correct tracheal tube placement. Then, complications and failure. It's life. It's always been a complication. You can afford this likely attempt at intubation. You get 3 attempts, then stop. You can have a 4th attempt only if it's done by a more experienced operator, just like the direct intubation. If you are not successful, immediate actions should include a call for help, ensuring 100% oxygen is applied, and stopping the sedative drugs. Operators should stop and think to determine subsequent airway management while also priming for the emergency front of neck access. If the airway management is essential, the preferred option for the securing airway is the awake front of neck access with either cricothyroidotomy or tracheostomy. The most appropriate skilled clinician available should be performed this front of neck approach. And when you have some complications in the oxygenate phase, you could easily clear obstruction, reduce or reverse sedation, increase the oxygen, change the mode of oxygen delivery. Have any complications in the topicalized, additional topicalization will be performed, and any complication in the sedation, review sedation regimen, consider reversal agents, then when some have complications in the performance, limiting attempts. As I said before, just try 3 times, then stop. Then call for help. And there is a lot of educational skills in training this awake intubation, and mannequins and simulators have revolutionized anesthetic training over recent years, and their importance cannot be underestimated. It's also a vital skill in the management of the unexpected difficult intubation. First, you have to train your residents in the mannequin, then Acil fiber optic intubation with predicted normal anatomy, then train them by the awake fiber optic intubation with predicted normal anatomy, then awake fiber optic intubation with predicted abnormal anatomy. The didactic teaching method of fiber optic intubation on mannequins has recently been evaluated by the senior author, combining audio-visual analysis, then feedback with software that enables the quantitative assessment. Then successful performance of awake intubation has been shown to be independent of seniority but related to experience. Therefore, regular training is essential. Thanks for your listening.
Thank you very much. Does anybody have any questions? Then I'll ask one question. Yeah. Dr. Acil, how often do you do awake intubations versus fully None. sedated? I don't prefer it. Yeah, that's pretty much becoming the standard everywhere. So maybe perhaps we need to consider this again. But thank you very much. Any other questions? Okay. Thank you. Thank you, Dr. Göksu. We can close the section, but I want to say anything because this intubation is very important for all emergency residents. And I want to advise that please be sure, please be sure, please be sure, because if you aren't sure for the intubation, right intubation, correct intubation, it's very bad. It's very bad. It's very worse for the patient. Yes. Okay. Thank you very much. This is the first section, the face-to-face congress, and we will meet after 15 minutes. The first satellite symposium. We have break 15 minutes. Okay. Thank you. Arkadaşlar toparlanalım. Tamam mıyız? Dışarı haber gitti mi? Emre zili çaldınız değil mi canım? Dronları hareket ettir. Dronları hareket ettir bakalım kim var. Evet değerli arkadaşlar, bugün ilk satelit sempozyum, ilk uydu sempozyumumuza başlayacağız. Yani ben şunu ifade edeyim, aslında şu anda yaptığınız her işlem, her iş tarihi bir iş. Yani 100 yılda bir pandemi olmuş, ondan sonra ilk face to face kongre, ilk bölümüne geçtik. Şimdi ilk uydu sempozyumunu yapıyoruz. Yani 100 yılda bir olacak bir olayı birlikte yaşıyoruz. O yüzden bu anın kıymetini hepimiz bilelim. Tarihi şahıslar olduğumuzu burada anlayalım. Derslere katılma konusunda da gayretlerimizi gösterelim. Dediğim gibi 6 aylık bir belki hazırlık periyoduyla bizim için yapabileceğimiz en uygun açılış törenini yaptık. Katılımlarınız bize güç veriyor. Soru ve katkılarınızı bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar bugünkü ilk satelit uydu sempozyumumuzda bizim acil açısından çok önemli bir konuyu tartışacağız. Biraz da interaktif bir konu bu. VEM ilaç sponsorluğunda gerçekleştiriyoruz. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Özellikle ifade etmek istedim. Neden biliyor musunuz? Bizim hayati dediğimiz birçok ilacı aslında birçok firma getirmezken getirdiler. Ama bir yönden eksik. Nerede o? VEM ilaçtan arkadaşlar vardır. Buradasınız değil mi? Biraz şu yönden eksik kaldı. Hep onlara söylüyorum. Ya bakın acillerde daha erken yol alalım. Daha erken yol alalım dedik. Çünkü acile mesela örneğin steradin getiriyor, adenozin getiriyor, şunu getiriyor, bunu getiriyor. Bunlar acilin hayati ilaçları. Onlar olmasa biz ne yapacağız? Bunları getiriyorlar sağ olsunlar. Şimdi de bize çok önemli bir ürün getirdiler. Aslında elimizi kolumuzu bağlayan kılavuzlara uymadan tedavi ettiğimiz bir problem vardı. Acil hipertansiyon tedavisinde elimizi kolumuzu bağlayan kılavuzlar var biliyorsunuz. Türkiye'de bulunamayan ilaçlar vesaire yine bu konuda gündemde. Şimdi daha önce olmadığı ama bu sefer artık elimizde olan ve hepimizin çok önemli bilgi ihtiyacı olan, çok geniş kullanım alanı olan bir ilacı burada inceleyeceğiz. Alfa blokerleri inceleyeceğiz. IV alfa blokerler. Biliyorsunuz oral olarak yıllardır kullanıyorduk.
Ama IV alfa blokerlerin antihipertansif tedavideki yerini burada inceleyeceğiz. Bu konuda çok değerli. Hepimizin özellikle bu Covid döneminde biraz daha yüzüne aşina olduğumuz bir hocamızı, aynı zamanda Atüder Yönetim Kurulu'nun çok değerli bir hocası, Ankara Şehir Hastanesi'nin eğitim ve idari sorumlusu Profesör Doktor Hakan Öztürk'ü kürsüye davet ediyorum. Uzun Covid döneminin bu bizleri bir şekilde kısıtlayıcı yaşam tarzına itmesi neticesinde bazı değerlerimizin farkındalığının oluştuğu bir süreçten geçiyoruz. Bu anlamda ben bu kongrenin eskiye özlemden çıkıp yaşanması adına çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda bu kongrenin hepimiz için her anlamda doyurucu geçmesi dileğimi de bu arada sizlerle paylaşmak istiyorum. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Öncelikle heyecanımı ifade etmek istiyorum. Bu benim yanlış hatırlamıyorsam ilk satellite sunum. Bu anlamda vereceğim acemice davranışlar için şimdiden özür diliyorum. Sunum aktivasyonu. Öncelikle şunu sorayım. Kliniğinde intravenöz alfa blokeri kullanımı konusunda deneyim olan arkadaşımız var mı? Türkiye'den Fransa'da kullanıyorsunuz siz. Evet. Yani Türkiye'de de kullanıyoruz hocam. Biraz Tuğba, sizin deneyiminiz ya yok mu? benim gözlerde acaba biraz sıkıntı var galiba. Arka taraflarda el kalktığını göremedim. Tuğba kullanıyoruz değil mi? Nasıl bir tecrübemiz oluyor değil mi bizim hastanede de? Başka hastanelerde de biliyoruz Sayın Hakan Hocam. Sizin hastanede de tecrübelerimiz olduğunu düşünüyorum. Onu da herhalde paylaşırız sunum boyunca. Sunumu mu bekliyoruz acaba bu arada? Tamam. Hocam biz bu ilaçta o zaman ben size interaktif başlayayım mı? Biraz ilerleyelim. Tabii ki hocam, yani vakiti... Şöyle, yani alfa bloker ihtiyacı bizim için önemli miydi diye sorduğumuzda, mesela bu salonda arkadaşlarımız da bu konuda çok yorum yapabilirler tabii ki. Mesela biz beta bloker hep kullandık acil hipertansiyonda. Alfa bloker ihtiyacını düşünen bir arkadaşlarımız var mı? Yani siz veya Hakan Hocam şöyle, ya bir alfa bloker gelseydi de kullansak diye önceden bir şey olmuş muydu hiç? Veya acil hipertansiyonda ya elimizde bu yok, bunu düşüremedik dediğimiz vaka oldu mu? Evet. Ben Hakan Hoca'ya yöneltmiştim ama buyurun, evet sizden alalım. Buyurun, evet. Önerilerinizi ve bilginizi bizimle. Buyurun. Merhaba. Doktor Ali Karakuş, Hatay MKV Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı'ndan. Biz alfa blokörleri hipertansiyon için kullanmadık ama klinik deneyim açısından bilgi vermek istedim. Evet. Özellikle akrep sokmalarında, akrep ısırıklarında, kalp yetmezi olan vakalarda ve çocuk vakalarda kullandık, 2 vakamızda. Etkili olarak prozasin kullanmıştık o vakada. Evet. Daha sonra prozasini de piyasada bulunması zor. Onun yerine doksazasin de kullandık bir vaka üzerinde. Ve yetmezlikte de kalp yetmezi bulguları
pozitif fenotropların yanında klinikte düzelme gördük. Ama hipertansiyon için kullandığımızı söyleyemem. Evet. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler katkınız için Ali Hocam. Tabii Hatay'da bu tecrübe biraz daha fazla. Hatta Behçet Hoca'nın da bu konuda bu akrep sokmalarıyla ilgili yayınları, ödülleri falan vardı değil mi Behçet Hocam? Şimdi onlardan biraz bahseder. Evet. Teşekkür ederim. Ali Hocam'ı desteklemek için evet. Akrep sokmalarında fırtına döneminde sempatik aktivitenin arttığı dönemlerde gerçekten faydalı oluyor. Hatta elimizde bulunan en iyi ajandır diyebilirim. 0.03 miligram kilogramdan. IV formu olmadığı için oral su içerisinden erittikten sonra nazogastrik de küçük çocuklara bile verilebilir rahatlıkla. Fırtına dönemi bastırmak için gerçekten faydası görünüyor. Yani bundan ilk önce bu konuda Hindistan'da başlamışlardı. Biz de Türkiye'de şu anda kullanıyoruz onu. Şimdi arkadaşlar tabii ki tansiyon tedavisi bizim açımızdan çok kritik bir tedavi. Bazen mesela hiçbir şekilde düşüremediğimiz tansiyon grubu oldu. Biliyorsunuz üçlü, dörtlü. Özellikle kronik böbrek hastalarında bu konuda sıkıntılarımız oluyor. Tansiyon düşüremediğiniz vaka gruplarında bazen ilaçlar yetersiz kalıyor. Bir başka konu da burada özellikle mesela hipertansif emergency dediğimiz yani stroke'la birlikte tansiyon veya akciğer ödemiyle birlikte tansiyon olduğu durumlarda biraz daha tansiyon belirleyici oluyor. Tedavisi hasta seyrinde belirleyici oluyor. Tabii bütün bunları tartışacağız. Vaktimiz de var. Hakan Hocam bu konularda açıklamaları yapsın. Sonra da biraz da tartışmaya zaman bırakırız değil mi Sayın Hocam? Tabii ki ben aslında birkaç dakika içerisinde genel bir değerlendirme yapacağım. Sonra birkaç vaka örneği ile sunumumu tamamlayacağım. Daha sonra tartışma için uygun bir boşluk kalacak diye düşünüyorum başkanım. Tabii. Evet, acil servise başvuru anlamında gerçekten önemli bir sıkıntıyı oluşturuyor hipertansiyon vakaları. Dünyada nüfusun popülasyonun önemli bir oranını hipertansiyonlu hastalar oluşturuyor. Belki de dünyada en fazla hastalık oluşturan problem sıralaması olursa ilk 3'e giriyordur diyebilirim. Çünkü net bir istatistik veri tüm dünyayı kapsayacak şekilde sağlıkçıların elinde yok. Her yıl milyonlarca insanda ölüme sebebiyet verebilecek ve dünya genelinde morbidite ve mortalite anlamında ciddi sorunlar oluşturan bir hastalık olarak gündemdeki yerini Covid'e rağmen devam ettiriyor kanaatindeyim. En son sınıflamalardan bir tanesi bu. JNC 8'de biz hem prehipertansiyonu hem de evre 1-2 şeklindeki değerlendirmeyi görmekteyiz. Bu anlamda bizim çok basit bu tanımlamayı zihnimizde yer tutturarak acil servise başvuran hastanın anemnezini netleştirdikten sonraki süreçte evrelemeyi rahatlıkla yapabileceğimizi düşünüyorum. Burada dikkat edilmesi gereken diastolik kan basıncı ve sistolik kan basıncı arasındaki regülatif değişikliklere bizim değer vermemiz gerekiyor. Hasta geldi. Tabii ki biz bu hastanın hipertansiyon kliniğiyle ilgili değerlendirmeyi yaparken alt gruplar oluşturmamız gerekiyor ki bizim tanı ve tedavi anlamında daha spesifik nokta atışları yapabilelim. Bu anlamda bizim anamnezi çok önemli bir şekilde irdelememiz ve detaylandırmamız gerekiyor. Kan basıncı seviyelerinin daha önceden hasta veya yakınları tarafından değerlendirilip değerlendirmemini araştırmamız gerekiyor. Süreye, kullandığı ilaçlara veya kan basıncı ile etkileşimde, kullandığı ilaçlarla etkileşimde bulunabilecek diğer başka ilaçlar var mı yok mu? Onları da bu sorgulama aşamasında netleştirmemiz gerekiyor. Risk faktörleri oldukça fazla. Maalesef tansiyon yüksekliği ile ilgili o kadar geniş spektrumlu komorbid durumlar söz konusu ki bunlardan birkaçını ben sadece burada sizlere sunmak istedim ama en önemlileri arasında siz de biliyorsunuz ki arkadaşlar nörolojik problemler, sigara kullanımı, alkol kullanımı ve böbrek problemleri ile diyetsel alışkanlıklarımızdaki sıkıntıları özetleyebiliriz.
Hasta geldiği zaman fiziksel bakısında klasik değerlendirmeleri net bir şekilde yapmamız gerekiyor. Kalp hızı ve ritminden, EKG değerlendirmelerinden önceki aşamada jugüler venöz dolgunluktan hem dinleme hem palpasyondaki pozitif verileri netleştirmemiz gerekiyor. Bunun dışında bize katkı sağlayacak en önemli unsurlardan bir tanesi de laboratuvar parametrelerinin sonuçları. Hem kan testleri hem idrar testleri hem de bir acilcinin kendi kimlik kartındaki bilgiler gibi EKG'nin tüm değişikliklerini bilmesi sonrasında yorum yapabilmesini gerektiren örnekleri bizim çekmemiz gerekiyor. Benim şahsi kanaatim bir acil tıpçı, bir kardiyolog kadar EKG yorumlama konusunda mahir olmalı. Bu anlamda da bir içsel reklam yapayım. Atüder bu konuda da acil tıpçıların yanında düzenli olarak EKG kursları oluyor. Yakın bir zaman aralığında Ahmet Hocam değil mi? Ankara'da bir kursunuz olacak. Bu anlamda bu kurstan da faydalanmanız temennisiyle sunuma devam ediyorum. İdrar tahlilleri bir diğer önemli belirteç olacaktır bizim için. Ve klasik sınıflama. Arkadaşlar acil hipertansif olguları biz aslında ben daha çok emergency ve urgency şeklinde alt gruplara değerlendirmesi şeklinde olanlarını benimsiyorum. Bunun dışında komplike olmayan yani non-emergency ve urgency olan komplikasyonu olmayan hipertansiyon şeklinde ve geçici hipertansiyon dediğimiz yine alt gruplarının olduğunu sınıflandırmada biliyoruz. Bir hipertansiyon hastasında belki de bir acil tıp doktorunun netleştirmesi gereken hususlardan bir tanesi de son organda herhangi bir problem oluşmuş mu oluşmamış mı? Çünkü tedavi süreci bununla direkt bağlantılı bir durum arz edeceğinden dolayı bunu netleştirmesi gerekiyor. Kalp, böbrek, beyin buna gözü de ekleyebilirsiniz veya nörolojik açıdan başka sıkıntıların olup olmadığını da ekleyebilirsiniz. Yine periferik sıkıntılar da bu grupta değerlendirilebilir ama 3 ana organ bu anlamda hasar oluşturma açısından araştırılmayı gerektiriyor. Hipertansif aciller eğer son organ, hedef son organ hasarı ile birlikte kan basıncının yüksek olduğu bir durum söz konusu ise işte biz bu durumu hipertansif acil olarak tanımlıyoruz. Daha önceden normotansif olunabilen hipertansiyonu olan hastalarda da gelişebiliyor. Burada şunu vurgulamak istiyorum. Eğer bir kişide hipertansiyon varsa bu hipertansiyonun sayısal, rakamsal yüksekliğiyle end organ hasarı arasında da doğru bir orantı yok. Yani yükseklikle hasar arasında doğru bir orantı olmadığını da özellikle vurgulamak istiyorum. Tansiyonun az bir miktar rakamsal yüksekliği kesinlikle bir acil tıp doktorunda rehavete sebebiyet vermemeli. Sıklıkla hastaların kan basıncı sistolik 180 mm civa veya diastolik 120 mm civa üzerinde bulunsa da tanı için az önce söylediğim sebepten dolayı reel bir tanımlama yapmak çok da doğru değil kanaatindeyim. Evet, neticede diastolik kan basıncının 120 mm civanın üzerine çıkması da hipertansif kriz için belirteç arkadaşlar. Amaç az önce de söylediğim gibi son organda hasarı önlemek, yani bu hipertansif krizlerde acil tıpçının amacı son organlarda hasarı önlemek veya önleyebilecek bir süreç içerisinde hasta karşısına çıkmamışsa oluşabilecek olan hasarı sınırlayabilmek temel amaç olmalı. Tabii ki biz acil servislerde hipertansiyonları takip ediyoruz ama netice itibariyle ben şahsi kanaatim acil servislerde uzun süreli takip gerekiyorsa acil servisin de yoğun bakım konforunda hastaya hizmet vermesi gerekiyor. Bunu başarılı bir şekilde ülkemizde devam ettiren birçok klinik var.
Kendi hastanemizdeki acil tıp kliniği de bu örnekler arasında sizlere söyleyebilirim. Tabii ki siz eğer bir yoğun bakım kalitesinde hizmet veriyorsanız oradaki o end organ hasarını sınırlamak istediğiniz olan hastanın tedavisini de intravenöz şekilde dizayn etmeniz gerekiyor. Reel ve rasyonel olan da bu sevgili arkadaşlar. Oral ajanların intravenöz verilen ajanlara göre kan basıncı üzerine olan etkisi netice itibariyle herkesin bildiği bir realitedir. Bu yavaş bir süreç olarak fayda gösterecektir. O anlamda biz oral ajanları bu süreçte ilk anda aklımıza getirmiyoruz. Ya birçok problem, end organ hasarı organlarını söylemiştik. Birçok problem oluşturuyor hipertansif durumlarda. O anlamda belki de biz spesifik bazı vakaları da vereceğim, zamana karşı yarışıyoruz. Oldukça geniş spektrum var arkadaşlar. Hipertansiyon tedavisinde belki bu salonda kullanan arkadaşlar da vardır. Yani 100 tane hipertansiyon tedavisi gören kişiyi siz bir araya getirseniz inan ki aynı ilaçları kullananların sayısı oldukça fazla değildir. Yani spektrum oldukça geniş ve her klinisyen, kardiyologlar olmak üzere farklı ajanları değerlendirebiliyorlar. Ama bunun işte önüne geçebilmek için saygın dernekler, kuruluşlar güncellemeler yapıyorlar ve buna göre şu problemde şu ilaçların ön planda düşünülmesi şeklinde yaklaşımları kamuoyunun, sağlık kamuoyunun bilgisine sunuyorlar. Evet, burada da farklı ilaçları görüyorsunuz. Peki yani bu kadar geniş spektruma ve farklı kategorilerde farklı etkileşimleri olan ilaçlardan biz nasıl bir süzme yaparak uygun olanını seçeceğiz? Yani ideal bir antihipertansif için biz hangi kriterleri göz önüne alacağız? Kalp tepkisini veya kalp atış hızını değiştirmeden sistemik damarsal direnci azaltarak kan basıncını düşürmeli. İdeal bir antihipertansif arıyor isek bu ilaç bu özelliğe sahip olmalı. Beyne, kalbe ve böbreklere kan akışını düşürmeden sistemik vasküler direnci azaltmalı. Kardiyovasküler kontrol mekanizmalarının korunabilmesi için barorefleks mekanizmalarını etkilememeli. Düşük yan etki profiline sahip olmalı. İnme ve koroner rahatsızlıklar gibi kardiyovasküler hastalıklar riskini azaltarak hem morbidite hem de mortaliteyi azaltmalı ve refleks taşikardi yapmamalı. Biz hekimler genelde bir ilaç vermeden önce olası yan etkilerinin ilk planda akla getirilmesiyle bir şekilde kullanacağımız ilaçta zihinsel kendi background'umuza karşı bir sınırlama yapıyoruz. Bence bu sunumdaki ideal antihipertansif özelliklerini bilmemiz başka yaklaşımların da önüne geçerek daha rahat karar verebilme açısından bizlere fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. Yaşam tarzı önerileriyle birlikte ki bunun içerisinde beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi, sağlıklı beslenme, sigaranın bırakılması, düzenli fiziksel aktivite ve kilo verme ve bu Covid döneminde maalesef tabii ki bunlardan kaçını rahatlıkla yapabiliyoruz? Soru işareti. Ve bu riskli durumlarda kardiyovasküler hastalık, kronik böbrek yetmezliği, diyabet veya son organ hasarı olanlarda acil ilaç tedavisi başlanması gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de arkadaşlar urapidil, alfa bloker. Esas olarak bu ilacın özelliği postsinaptik alfa 1 adrenerjik reseptörleri antagonize ederek 5-hidroksitriptamin A1 reseptörlerini uyararak çalışma mekanizması gösteriyor. Böylece az önce dedik ya ideal bir antihipertansif refleks taşikardi yapmamalı. Böylece refleks taşikardi olmaksızın kan basıncında orta derecede düşüş ile vazodilatasyon sağlayan
ikili etki gösteren bir mekanizma ile bizlere tansiyon düşürülmesinde yardımcı oluyor bu ajan. Dediğimiz gibi dual etki, yani ikili etkisi söz konusu. Refleks taşikardi yapmıyor ve bu anlamda biz şunu söyleyebiliyoruz. Katekolaminlerin vazokonstrüktör etkilerini azaltıp direkt kendisi dilatasyon yaparak kasın, kalbin kontraktil fonksiyonlarına çok fazla müdahale, çok değil, tamamen yakın, genel anlamda bir müdahale olmadan ciddi anlamda bir katkı sağlıyor. Alfa blokaj etkisi bu. Buna ek olarak ikili etkinin ikinci ayağında ise sempatik sinir sistemi tonusundaki refleks artışı önlüyor, azaltıyor ve dolayısıyla da refleks taşikardi yapmıyor. Bu anlamda aslında hem Dünya Hipertansiyon Derneği'nin hem de diğer sağlık kuruluşlarının önerdiği hem algoritmalara hem de tablolara kendini yerleştirmiş olan bir ajan bu anlamda urapidil. Ve bu ilacın hem hipertansif krizlerin hem de perioperatif hipertansiyon, yani cerrahi branşlarda da biliyorsunuz ki arkadaşlar, hipertansif hem öncesinde hem de sonrasında ameliyatın ciddi bir sıkıntı oluşturuyor. Bu anlamda bu kesitsel dönemde de yine bu ilacın etkinliği ile ilgili önemli verilere sahibiz. Bir diğeri ise preeklamsinin tedavisinde etkinliği olduğu, akut inmenin yönetiminde de potansiyel bir rol olduğunu yine biz bilimsel veriler ışığında söyleyebiliriz. Özellikle hemorajik enfarkta biz bu konunun daha etkin bir şekilde gündeme getirildiğine sahibiz bilgi anlamında. Evet, az önce söylediğim tablolardan bir tanesi Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin 2018 kılavuzu. Burada hem böbrek yetmezliğinde hem akut hemorajik stroke'da hem de akut kardiyojenik pulmoner ödemde alternatif olarak aslında birinci sıradaki çizgideki tedavi ajanlarının bir kısmının Türkiye'de olmadığını da biliyoruz. Bu anlamda ikinci sıradan birinci sıraya geçiş durumundan da söz edebiliriz. Nazmine Hanım, Fransa'yı sormayacağım. Yine labetalol'un intravenöz formu var mı diye. Var mı sizde? Labetalol etken maddesinin ticari intravenöz formu var mı sizde? Aklımızda değil, evet. Ülkemizde bu ajanların bir kısmı var, bir kısmı ise Sağlık Bakanlığı tarafından isim vermek istemiyorum ama kısa zaman önce toplatıldı. O anlamda urapidilin burada alternatif olarak sunulması sanki birinci hattaki tedavi ajanına geçişine de bu yaşanan olaylar katkı sağlayacak gibi görünüyor. Bu da arkadaşlar Uluslararası Kardiyoloji Derneği'nin 2020 kılavuzu. Burada da yine aynı çizgide değerlendirme yapılmış. Böbrek malin hipertansiyonda yine kanamalı serebrovasküler olaylarda ve akut koroner olgularda bu ajanın alternatif şekilde hekimler tarafından kullanılması tavsiyesinden bahsedilmekte. Ve bunların ışığında tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığımızın da hazırlamış olduğu, kardiyolog ekipleri tarafından hazırlamış olduğu kılavuzda da bu ajan yine yerini almış. Aynı hem hipertansiyon derneklerinin tabloları hem de kardiyoloji derneklerinin önerileri doğrultusunda benzer çizgide endikasyonlar ifade edilmiş durumda. Tabii ki bunu tekrar edecek olur isek akut kardiyojenik pulmoner ödemde, koroner olaylarda ve böbrek yetmezliği olsun veya olmasın, birlikteliğinde veya birlikte olmaması durumunda yaşanacak malin hipertansiyon olgularında alternatif tedavide bu ajan önerilmekte.
Bununla ilgili birçok çalışma var arkadaşlar. Ben bunların detaylarına girmeyeceğim ama netice itibariyle bu çalışmalarda etkinliğiyle ilgili verilere sahibiz. Sunum zaten daha sonra derneğimizin veri havuzunda sizlerin değerlendirmesi ve incelemesine sunulacak. Oradan daha detaylı değerlendirebilirsiniz. İnteraktif konuşma adına ben hızlandırıyorum. Bu ajan arkadaşlar intravenöz anlamında başkanımızın da ilk başta ifade ettiği gibi Türkiye'de en azından şu saate kadar benim bildiğim anlamda tek ajan olduğunu söyleyebiliriz. Bu ajanın hem bolus hem de infeksiyon nereden çıktı? İnfüzyon şeklinde içimiz dışımız Covid olduğu için neticede öyle bir dil sürçmesi oldu ama sürekli infüzyon şeklinde de bu ilacın kullanıldığını söyleyebiliriz. Pozolojisinde arkadaşlar dediğimiz gibi iki farklı uygulama durumu söz konusu. Birincisi bolus, ikincisi ise arkadaşlar bir perfüzör veya perfüzör olmadan drip infüzyon ile iki farklı uygulama şeklinde biz bu ilacı kullanabiliyoruz. Burada vurgulamak istediğim aslında en önemli cümle şu. Siz ilacı uyguladıktan sonra hangisinde olursa olsun fark etmez ama çok kısa zaman aralığında bir tansiyon değişikliğini gözlemliyorsunuz ölçümlerle. İşte bu zaman aralığını ben kendi gözlemlerimde 5 dakikadan daha az da gördüm ama genel olarak enjeksiyondan sonraki 5 dakika içerisinde kan basıncında azalma olması bekleniyor diyor. Gerçekten realite anlamında da biz bu rakamsal değişiklikleri görüyoruz. Tabii ki tedaviye verdiği yanıtın regülasyonlu kontrolü ile gerektiğinde siz bu ajanı tekrarlayabiliyorsunuz. Eğer siz etkin doz aralığına yakın bir sürece eğer sahipseniz infüzyon tedavisine geçiş anlamında da süreci devam ettirebiliyorsunuz. Tabii ki bunların rakamsal karşılıklarını detaylı bir şekilde prospektüsten görebiliyoruz. Bu ajanın iki farklı formu var arkadaşlar. 10 mililitrede 50 miligram veya 5 mililitrede 25 miligramlık infüzyon ve bolus formları var. Ve doz planı. Siz intravenöz bir enjeksiyon yani çok kısa bir zaman aralığında damar içerisine direkt ilacın uygulanmasını yapabiliyorsunuz. Ve bu yapıldıktan sonra ajanın uygulanmasından sonra 2 dakika sonra arkadaşlar bir kontrol yaptığınız zaman eğer kan basıncında istediğiniz düzeyde bir düşüklüğü size ilaç sağlamışsa infüzyon tedavisine geçebiliyorsunuz. Ama regülasyonda biraz daha devam edilmesi gerektiği kanaati sizin zihninizde hasıl olmuşsa ikinci bir veya üçüncü bir uygulama tekrarlarını yapabiliyorsunuz. Ama sonraki infüzyon sürecini de yine ihmal etmemek gerekiyor. Burada bir örnek var arkadaşlar. Ben olgularda da yine bu tablo eşliğinde sunumlar yapacağım. Gördüğünüz üzere tabloda eğer siz uyguladıktan sonra, bolus uyguladıktan sonra 2-3 dakika sonra eğer istediğiniz düzeyi sağlayamamışsanız tekrarlayabiliyorsunuz. Evet, ben istediğim aralığa hastanın tansiyonu ulaştı diyorsanız gönül rahatlığıyla infüzyon sürecine geçebiliyorsunuz. İnfüzyon hızında arkadaşlar maksimum, ideal ve minimum değerleri burada görmektesiniz. Ama idame dozunun da ortalama 9 miligram saat dozunda ki bu kabaca arkadaşlar 250 miligram rapadil ilave edilmiş 500 mililitre infüzyon. Bunu sabit olarak aslında ben klinikte düşündüm. Bunu total olarak kullandığınız zaman 550 oluyor. Hem ajanı hem de SF'i kullandığınız zaman SF şartı yok, onu başta da söyleyeyim. Glukozun düşük oranda olduğu o sıvı ajanları da bu şekilde siz bu ajanla birlikte kullanabiliyorsunuz. Ve dolayısıyla saatte minimum 9 miligram, maksimum ise 120 miligram olacak şekilde bir dizayn ile etkin değerlere ulaşmanız sağlanabiliyor. Neticede bu ajanın arkadaşlar %81 ile %100 arasında değişken bir pozitif etki sağladığını söyleyebiliriz. Koroner sinüs kan akımına, miyokardiyal oksijen tüketimine,
ve miyokardiyal laktat salınımına etkisi yoktur ve kafa içi basıncını da artırmıyor. Yan etki oranı oldukça düşük arkadaşlar ama kesin olan şu ki şu ana kadarki araştırmalarda çok ciddi sıkıntı oluşturabilecek yan etkiden bahsedilmiyor. Hipotansiyon, baş ağrısı ve baş dönmesi de akla getirilmesi gereken oranı çok düşük ve agresif olmayan yan etkiler olarak sıralanabiliyor. Bu ajanla ilgili birçok ülkede çalışmalar yapılmış. Avrupa'da işte zaten pratiğini de Nazmine hocamda az önce gördüğümüz üzere Fransa'da kılavuzlara dahi girmiş. Avustralya'da yine bu ilacın önerilmesiyle ilgili kardiyoloji dernekleri tarafından öneriler, algoritmalar oluşturulmuş. Ve bu ilacın farklı ajanlarla etkinlik karşılaştırmaları yapılmış ve bu anlamda arkadaşlar tek bir doz uygulamadan sonra dahi örnek vererek dil altı nifedipin ile karşılaştırılmasında yanıt oranının nifedipine göre oldukça fazla olduğu sonucuna varılmış. Perioperatif uygulamalarda yine akla getirilmesi, preeklemsi vakalarda ve intrakraniyal hemorajilerde ilk akla getirilmesi gereken ajanlardan birisi olduğundan bahsetmiştim. İşte bu çalışmada yine bu cümlemi destekleyici mahiyette. Enjekte edilebilir ürapedilin kullanımı kolay ve vakaların %80'inde etkili olan anne veya fetüs üzerinde çok az ikincil etkisi olan bir antihipertansif ajan gibi görünmektedir diye sonuç bağlamış bu 2012 yılındaki yayın. Ama yani çok az etki dediğimiz ciddi bir kalıcı hasarın olmadığı basit yan etkiler şeklinde düşünülebilir. Bir diğeri perioperatif hipertansiyondu. Bu anlamda cerrahi operasyonların özellikle de koroner arter cerrahisi ve abdominal aort cerrahisindeki hipertansif atakların işte bir feokramostoma cerrahisi düşünün arkadaşlar. Ciddi bir şekilde karşımıza sıkıntı oluşturabilecek bir süreci o cerrahların stresli bir şekilde yaşadığını da göz ardı edemeyiz. Bu anlamda intravenöz ürapedirin de yararlı olduğu çalışmalarla gösterilmiş. Akut inmede de yine hem az önce de ifade etmiştim hem serebral perfüzyon basıncını etkilememesini hem de kafa içi basıncını etkilememesi anlamında ciddi anlamda potansiyel bir protektif etkisinin olduğunu ifade edebiliriz. Yine nifedipine göre etkinliği üzerinde de çalışmalar bulunmakta akut inme ile ilgili. Tabii ki yani her ilaç mükemmel değildir. Aynı bizlerin olduğu gibi değil mi? Netice itibariyle burada da dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. Emzirme döneminde kullanılmaması gerekiyor. Yaşlı hastalarda kullanılmaz değil ama önlemlerin alınmasının ilk planda akla getirilmesi gerekiyor. Simetidin kullanılan hastalar, karaciğer yetmezliği hastalar, çocuklarla ilgili henüz yeterli bilimsel datalara sahip değiliz. Bu anlamda bu konularda dikkat etmek gerekiyor. Aort veya mitral kapak stenozu gibi mekanik bir fonksiyon bozukluğundan, pulmoner emboliden veya perikardiyal bir hastalık nedeniyle kalbin işlevinin bozulmasından kaynaklanan bir kalp yetmezliği konusunda da yine uyarılar yapılmakta. Şimdi bazı olgular var. Bu olgularda tabii ki ürapedil tercih edildiği zaman başarılı olduğumuz vakalar var. Bunların birkaçını ben örneklendirme yaparak sizlere sunmak istiyorum. Erkek hasta 48 yaşında nefes darlığı ve progresif bir nefes darlığı şikayetiyle başvuruyor ve bu arada da tansiyon yüksekliği saptanıyor. Diğer problemlerini çok fazla gündem almak istemiyorum ama bu anlamda bu hastanın hem akciğerinde sıkıntısı olduğunu ve tansiyon arteriyelinin de 205'e 148 mm civar şeklinde bir raporlamasının olduğunu biliyoruz. Elektrokardiyografisinde atrial fibrilasyonu olan, ekos'ta yapılmış olan bu hastada ajan olarak ürapedilin kullanılması sonrası 3. aşamada infüzyon aşamasına geçmeden bir tansiyon değerinde
ki şu birinci ve üçüncü aşama arasında arkadaşlar zamansal aralık olarak en fazla 9 dakika, 10 dakika veya 12 dakika gibi bir zaman aralığını düşünelim. Yani öyle çok uzun bir zaman aralığı söz konusu değil. Regülasyona katkı sağladığını ifade edebiliriz. İkinci olguda yine 62 yaşında kadın hasta son 3 ay içerisinde yine ilerleyici bir nefes darlığı varmış bu hastanın da yine benzer ve kardiyoloji ilaçlar alıyor ama buraya yazmamışım. Düzenli bir kullanım durumu çoğu insanımızda olduğu gibi bu kişide de yokmuş ve kan basıncı yine yüksek. EKG'de sağdal bloğu izleniyor ve bu anlamda bu ilacı tercih ettiğimiz zaman arkadaşlar 152'ye 88 25 miligramlık 5 mililitrelik bolus dozundan bahsetmiştik arkadaşlar. Bu uygulandığı zaman 60 dakikada ki bunun zaten az önce sizlere maksimum, ideal ve minimum dozlarından bahsetmiştik. İdeal doz aralığına göre hesaplandığı zaman hedeflenen seviyeye kadar infüzyona devam ettiğimiz zaman arkadaşlar bu hastada da biz 146'ya 82 milimetre civarlık değerleri gördük bu olguda. Önemli endike olduğu durumlardan bir tanesinin de intrakraniyal hemorajiden söz etmiştik başlangıçta. Bu vakada o kategoride değerlendirilebilecek bir vaka. Yaşlı olmayan bir vaka 52 yaşında. Bu hipertansif hastanın acil servisteki görüntülemesinde intrakraniyal hemorajı sonrası o kısa süre içerisindeki hani hep başkanımız diyor ya yaşam ile ölüm arasındaki o ince çizgide hızlı karar alma ve bunu uygulama yetisine sahip olan bir kişi acil tıp uzmanı olmalıdır. Ben de aynı düşüncedeyim. İşte o kısa zaman aralığında siz ivedi bir şekilde bu yüksek durumdan end organlarda da oluşan hasarları daha da fazla artırmama adına müdahil olmak durumundasınız. İşte ürapedinle biz de bu aşamada çok fazla özellikle sistolik kan basıncını da düşürmememiz gerektiğini bilerekten süreci infüzyonla regüle edip daha sonraki aşamaya teslim etmiş olduk. Farklı bir hasta daha, aslında çok geniş spektrumları olan hastalar var ama bu kısa zaman aralığında bu sunumu hazırladım. O anlamda eksiklikler için tekrar özür diliyorum ama bu hastanın da yine endorgan hasarı açısından değerlendirilmesi yapılmıştı. Biyokimyasında da çok böyle ciddi anlamda bir sıkıntı olmadığını hatırlıyorum. Risk faktörü sigara, zaten kullandığı ilaçlar olan ve uzun süreli yıllardır tansiyon olan bu hastada muhtemelen yine düzensiz kullanmaydı. Yüksek bir tansiyon arteriyel ölçüm, manometrik ölçümle ideal şartlar sağlandıktan sonra yüksek olduğu saptanınca bu hastada hem bolus hem de infüzyon anlamındaki süreç kurallara riayet edilerek sağlandı. Altta zaten yine o kullanım aralığı ile ilgili algoritmik verileri tablo verilerini görüyoruz. Bu anlamda biz bu hastanın infüzyonunda genelde ben acil serviste çok fazla böyle üçlü rakamlardaki değerlendirmeler olmadı ama ikili rakamlardaki değerlendirmeleri bizzat takip ettim ve bu anlamda genel itibariyle infüzyonda diğer kliniklerdeki deneyimlerin ne olduğunu bilmiyorum ama kendi adıma genelde infüzyonda minimum doz aralığını tercih ettim ve bu anlamda da çok ciddi çok ciddi demeyelim de bir sıkıntı yaşamadığımızı da net olarak ifade edebilirim. Arkadaşlar, Urapetil'in birçok ilaçla zaten nifedipin örneğini de vermiştim. Karşılaştırması ile ilgili yayınlardan bir tanesi de nitrogliserin. Çok fazla detayına girmeyeceğim ama kalp yetmezliği olan yaşlı hastalardaki yapılmış olan bu randomize çoklu merkezli muhtemelen evet Çin'de yapılmış. Bu çoklu kontrollü çalışmada da
çoklu merkezli kontrollü çalışmada da yine karşılaştırma yapılarak rapidilin kardiyak yükünün daha iyi azaltabiliyor ve EF artışını teşvik edebildiğini ve sonuç itibariyle konjestif kalp yetmezliği semptomlarını hızla giderdiğini ifade etmişlerdir bu çalışmada. Akut sol kalp yetmezliği olan yaşlı hastalar için de güvenli ve etkili bir vazodilatör olarak sonuç bölümünde açıklama yapıyorlar. Böbrek problemi olan ki gerçekten o yaş grupları böbrek açısından da sıkıntı oluşturuyor ve metabolik problemler olan bu kişilerde ek fayda da sağlayabilir şeklinde bu durumu diyabet için de söyleyebiliriz. Çünkü onunla ilgili çalışmalar da var arkadaşlar. Diyabet hastalarında hem lipid profiline hem de insülin regülasyonu ve glisemik düz regülasyon anlamında katkı sağladığına dair de yayınlar bulunmakta ama onu burada sunmadım. Yine arkadaşlar etkinliğiyle ilgili başka bir çalışma Yeni Zelanda'da yapılmış ve bu etkinlik anlamında gözlem birkaç saatlik gözlem yapıldığı zaman bu hastalarda tekrar kan basıncının infüzyondan sonraki süreçte yükselme durumunun ciddi anlamda bizi rahatsız etmediği sonucuna da varılmış. Bir olgu daha arkadaşlar, bu hastada yine komorbid problemlerin olduğu düzensiz tansiyon arteriyele sahip olan bir kadın hasta. Oldukça genç denilebilecek 42 yaşında acil servise başvuruyor. Nörolojik muayenesinde de arkadaşlar tabii ki fizik muayenesi de bir hemoroji şüphesiyle ivedilikle hastanın görüntülemeye gönderilmesi neticesinde mezensefalon çevresine lokalize bir kanama olduğu gözlenerek bu hastada yine biz o diğer nörolojik bilimlerle konsültasyon aşamasında tabii ki bizim tanıyı netleştirmemiz ve hastanın sürecinin akıbetinin ne olacağını beklerken tedavi yapmama gibi bir lüksümüzün olmadığı gerekçesiyle ivedilikle tedavisine de başladığımız bu hastada da infüzyon sonrası 130'un altına düşmeyecek regülasyonu sağladığımız bir tedavi protokolü uygulayarak etkin bir tansiyon arteriye regülasyonu sağladık diyebiliyoruz. Bu ilacın özellikleriyle ilgili birkaç cümle söylemek gerekiyor ise kalp atım hızını değiştirmiyor. Çünkü kalbin fonksiyonları üzerine çok etkin bir sıkıntı oluşturmuyor. Refleks taşikardiyi özellikle birkaç slaytta vurguladım. Tolerans gelişmiyor. Hem 5-hidroksitriptamin 1 hem de direkt postsinaptik alfa 1 blokajı ile ilgili etkinliğinden bahsetmiştim. Kılavuzlara girdiğinden bahsettim. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığımızın da bu anlamda tablolarında yer almış bir postsinaptik alfa bloker. Sodyum içermiyor ki bu sodyum probleminin zaten hipertansif hastalarda düzensiz bir beslenme alışkanlığının da ciddi bir sıkıntı oluşturduğunu ifade etmiştik. Sodyum diyetine uygun, heparinin etkilerini değiştirmiyor. Az önce de söyledim, ikili etki mekanizması iki farklı şekilde sağlanıyor. Birincisi bolus intravenöz, diğeri ise driplioya perfüzatör ile infüzyon şeklindeki bir uygulama avantajından bahsetmiştim. Fiyat anlamında da gerçekten bir farklılık oluşturuyor diye bilgiye sahibim. Yani hipertansiyonun o geniş spektrumlu ajanlarının fiyat değişkenliklerinin de aynı spektrum şeklinde yorumladığı bir ligde fiyatının da avantaj sağladığı bir reel durum. Sunumumu biraz uzattım, affınıza sığınıyorum ve bu anlamda sözü tekrar size veriyorum Sayın Başkanım. Çok teşekkürler. Öncelikle. Şimdi arkadaşlar, konu biraz bizim açımızdan önemli yani. Hipertansif acillerin çok önemli bir bölümünü teşkil ediyor ve çok dramatik hasta grubu da bazen de dediğim gibi çaresiz kaldığımız
hasta grubu oluyor. Ben şöyle bir hastamdan bahsedeyim. Bu hasta grubu çok önemli. Özellikle orta yaş. Yani orta yaş diyeceğimiz 40-50 diyelim. Ona orta demiyorlar. Şimdi genç diye söylüyoruz ama o gruplarda baş ağrısı çok ciddi bir patolojidir. Hep söylerim o yaşlarda baş ağrısından çok çekinin. Çünkü bu sakın habercisi olabilir. Özellikle 47 yaşlarında pik yaptığını biliyoruz. Şimdi bu hastalarda sak ilk kanamada kendini toparlayabilir. Nitekim böyle bir hastam olmuştu. Artık geri dönüş bekliyorduk. Ekstübe edecektik. Ama bunların 24 saat içinde ikinci hipertansif kanama durumu var. O hastada tansiyonu kontrol etmek hayati bir önem arz ediyor. Onun için özellikle bir grup hastamızda bize çok önemli bir alternatif getirdiğini görüyorum alfa blokerleri. O da iskemik değil de hemorajik stroke'da zaten elimizde en güçlü şeylerden biri Hakan Hocam, öyle görünüyor. Bizim arkadaşlarla bir deneyimimiz arttı. Biraz kendi hastanemizde de ama bir de iskemik stroke yapmış olduk. Değil mi arkadaşlar? Onda da iyi sonuçlar elde ettik ama Hakan Hoca'nın bahsettiği şey var. Çok çabuk düşürüyor değil mi Hakan Hocam ya? Evet. Biraz böyle alfa blokerlerden de bunu bekliyoruz herhalde. IV intravenöz veriyorsun, bolus veriyorsun. Birdenbire şok bir tansiyon düşüşü görüyoruz. Bu da siz gözlemlendiniz mi bunu? Ben özellikle bazı acil tıp meslektaşlarımızın yan etkiler konusunda tedirgin olduğunu bu süreçte sorguladım. Yani ne düşünüyorsunuz falan diye. İşte ilk doz senkopu, refleks taşikardi. Benim yani burada dediğim vaka sayıları çok yüksek değil. Hani klasik derler ya, daha fazla bu konuda pratik değerlendirmeler gerekiyor ama benim kendi uyguladığım o ikili rakamlardaki hastalarda bu sıkıntıları görmedim. İnanın ki bir acil tıp kliniğinde siz bir ilacı uyguladığınız zaman ya bunun yan etkisinde şu sıkıntı olabilir diyerekten bir tereddüt içerisine girmeyin. Hepsinin telafisine olacak konfora sahip bir klinikte çalışıyorsunuz. Yani bu hasta arrest olursa ne olur? Genel anlamda söylemek istiyorum. Bu olaya özgül değil. İşte solunum sıkıntısı olursa ne olur? Hepsinin çözümü sizin zaten o kliniğinizde elinizin altında. Yani siz negatif senaryoları düşünerekten olası pozitif sonuçlara ulaşma konusunda kendinizi lütfen sınırlamayınız. Evet, çok teşekkürler. Şimdi hem Behçet Hocam hem Nazmiye Hocamız istiyor ama vaktimiz dar hocam ya. Behçet Hocam uzatmamak şartıyla sizden başlayalım. Evet. Peki Nazmiye Hanım'a verelim. Evet. Çok kısa Tamam, konuşacağım. kısa. Ben 2005'te mezun oldum ve ben 2005'ten beri kullanıyorum bu ilacı. Öyle mi? Çok iyi bir deneyim o zaman. Evet. Evet. Açıkçası o zaman gençken profesörlerimiz bize dedi en az yan etkisi olan ve en az kontraindikasyonu olan ilaçtı. Ve ben gerçekten yani ilk etapta her zaman A planım ürapidil oluyor. Yani hamile kadınlarda bile. Ve şu ana kadar gerçekten hiç problem görmedim ve Hakan hocamızın dediği gibi ilk doz 25 miligram yetmedi, ikinci doz 25 miligram yetmedi, enfüzyon olarak veriyorum. Genelde 10 miligram başlıyorum, 25'e kadar çıktığım oluyor ama genelde o kadar 120'ye kadar hiç çıkmadım. Çok memnunum açıkçası. Laboratuvarda da herhangi bir şeylerim yok. Yani bunu gerçekten hani bir acil tıp uzmanı olarak paylaşmak istedim. Ya bu harika bir şey çünkü inanılmaz bir katkı oldu, katılım oldu. Çünkü, burada biz ilk ilaç kullanımı alfa bloker infüzyon yapacaksınız ya, her asistan, her genç doktorumuz, hatta hocalarımız ilk başta ben bile ya bir yapın bakalım başında bir duralım ne olacak fikrinde bir yaklaşımımız oluyor yani şimdi. Tabii burada Nazmiye 15 yıllık bir hikaye bilmiyorum. Firma yetkilileri bu konuda ne der? Böyle bir tecrübe hiç görmemişlerdir herhalde. Muhteşem oldu. Yani şimdi bizim tereddütlerimizi giderdin Nazmiye. Bizim tereddütlerimiz gitmiş oldu. Asistanlarımız da dikkat etsin buna. Bakın 15 yıldır kullanan Fransa'da acil uzmanı. Tabii Türkiye'de biz 15 yıldır temin edemiyoruz. Bize yeni geldi ve bu çok aydınlatıcı oldu. Çok teşekkür ederim. Behçet Hocam. Vakit doldu. Evet, çok doğru. Çok güzel bir tespit. Şimdi bu özellikle şeyden sonra biraz vakte daha çok dikkat etmek lazım. Onu da söyleyelim. Şimdi arkadaşlar bir 10 dakika çay içersiniz değil mi? 10 dakika.
10 dakika, en fazla 15 dakika buradayız. Lütfen gecikmeyelim. 15 dakika içinde buradayız. Ha, bu arada arkadaşlar Twitter aktivasyonlarımız başladı. Şimdi burada en yüksek, Emre ne yapıyoruz? Evet, şu hashtaglere en yüksek destekleri tespit ediyoruz. Lütfen hepiniz bu konuda elinizden geleni yapın. Bunlara da büyük ödüller vermeyi planlıyoruz. Vereceğiz. Tamam. Bekliyoruz 10 dakika sonra. Bugün yine bizim için bahsettiğim gibi tarihi bir gün. Pandemi sonrası ilk yüz yüze kongremizin ilk günü. Ve yine bir uydu sempozyumuyla karşınızdayız. Bu dönem aslında acil tıp açısından baktığımızda özellikle Covid döneminden sonra hani ani ölümler veya pıhtılaşma mekanizmasıyla ilgili problemler veya stroke'larda artışlar veya akut MI'da artışlar gibi konular hep gündemimize geldi. Özellikle Covid'in böyle pıhtılaşma mekanizmaları üzerine de etkisi bunu biraz daha farklı bir boyuta taşıdı. Ama akut koroner sendromlar herhalde acil eğitiminde bizim ilk sıraya koyduğumuz, resitasyondan sonra ilk sıraya koyduğumuz akut koroner sendromlar oluyor. Akut koroner sendrom tedavisinde yıllar içinde oldukça iyi gelişmeler yaşandı. Özellikle invazif girişimler bu konuda bir çığır açtı. Akut EMA'yla kaybettiğimiz, akut koroner sendromla kaybettiğimiz hasta sayısı giderek düşecek ama bu kalite kontrolünü sağlayacak bazı konular, iyileştirmeler devam ediyor. Acil tıp çalışanları, acil tıp uzmanları, asistanları ve burada bizimle birlikte olan aynı zamanda acilde çalışan pratisyen hekimler ve diğer acil çalışanları açısından da akut koroner sendrom eğitimi bizim için çok önemli bir nokta olmaya devam ediyor. Burada da bizim üzerimize düşen görevler var. Akut koroner sendromda yapılacak tedavinin zamanla bir yarış olduğunu, bu yüzden de verilmesi gelen ilaçların zamanında verilmesinin çok önemli olduğunu yıllardır bahsediyoruz. Yıllardır hep ben şu soruyu sorardım. Yani eğer elinde bir ilaç olsa, sadece bir ilaç olsa, akut MI'da, akut koroner sendromda hangi ilacın elinde olmasını isterdin? Hep asetilsalisilik asit üzerine çalışırdık. Ama süreç şunu gösterdi ki, bir de P2Y12 inhibitörlerinin özellikle bu konuda çok ciddi bir gereksinimi var. Ve bunların erken verilmesinin, zamanında verilmesinde çok büyük önemi var. Yaklaşık 4-5 yıldır biz bu konuda özellikle eğitimlerimize devam ediyoruz. Kılavuzları takip ediyoruz, çalışmaları takip ediyoruz. Son 1-2 yıl içinde de yine yüz yüze yaptığımız kongrelerden sonraki süreçte kılavuzda çok önemli değişiklikler oldu. Bizi çok ilgilendiren değişiklikler. Ama bu derste özellikle bir cümleyi ben burada belirtmek istiyorum. Bakın kılavuzlarda özellikle akut koroner sendromda bir şey geçer. İlk tıbbi temas. Bu ilk tıbbi temasın kimin tarafından yapıldığını acil hekimleri olarak çok iyi biliyoruz. Bu yüzden o ilk tıbbi temasta biz üzerimize düşeni acil çalışanları olarak yapmak zorundayız. Tedavide inisiyatif almak zorundayız. Bu konuda özellikle multidisipliner yaklaşımlar sağlayarak kardiyoloji camiasıyla birlikte acil tıp camiası, sektör temsilcileri ne yapmaya çalışıyoruz? Doğru tedavi oranlarımızı yükseltmeye çalışıyoruz. Eksik tedavilerimizi arttırmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin geneline bakıp işte bu konuda hangi acil serviste, hangi ilde ne kadar bu P2Y12 inhibitörleri kullanılıyor? Bunları da herhalde sunmamız gerekecek. Burada çok değerli yabancı konuklarımız var. Onlar da muhtemelen dinliyorlar. Kulaklıkla. Hindistan'dan, Özbekistan'dan, dünyanın çeşitli ülkelerinden onlar da takip ediyorlar. Onların da katkıları bizim için değerli olacaktır. Bu konuda çok değerli bir hocamızı
ben davet edeceğim. Profesör Doktor Adnan Abacı, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'ndan değerli hocamız bizi bu konuda aydınlatacak. Hocam buyurun. Değerli başkan, değerli meslektaşlarım, bu oturumda ben size ST yükselmesiz miyokard akut koroner sendrom kılavuzundaki hem değişikliklerden hem de bu değişikliklere neden olan çalışmalardan kısaca bahsedeceğim. 2020 ESC, Avrupa Kardiyoloji Derneği, ESC diye kısaca söyleyeceğim bundan sonra. Kılavuzu biliyorsunuz 220'de yenilendi, 2020'de yenilendi. Daha önce 2015'te bir önceki versiyonu çıkmıştı. Arada bir güncelleme yapılmıştı. Şimdi buradaki esas konumuz ön yükleme meselesi. Bu kardiyologlardan daha çok sizi, yani acil hekimi meslektaşlarımızı ilgilendiren bir konu. Ön yükleme diye Türkçe'ye çevirdim. Ön tedavi denebilir, pre-treatment. Öncelikle ön yükleme dediğimiz zaman ne anlıyoruz, ne anlamalıyız? Ön yükleme, ST yükselmesiz akut koroner sendromda. Burada ST yükselmesiz akut koroner sendrom ifadesini özellikle kullanıyorum. ST yükselmesiz MI ve kararsız anjinayı kapsayan bir terim bu, biliyorsunuz. Ön yükleme, ST yükselmesiz akut koroner sendromda koroner anjiyografi yapılmadan önce P2Y12'nin başlanmasıdır. Bu bazen ambulansta ama hemen daima acil serviste yapılan bir uygulamadır. Bazen de kateter laboratuvarı olmayan bir hastanede de başlanabilir. Ama esas itibariyle ön yükleme acil servislerde yapılan, ülkemiz şartlarında acil servislerde yapılan bir tedavi şeklidir, bir uygulamadır. Konumuz, bugünkü tartışacağımız nokta ST yükselmesiz akut koroner sendromlar. ST yükselmeli miyokard enfarktüsünde ön yükleme diye bir tartışma yoktur. Çünkü bu hastalara tanı konar konmaz P2Y12 yüklemesi yapılmalıdır. O nedenle burada ön yükleme tabirini kullanmıyoruz. Hemen başlanır ve yüklenerek başlanır. Ön yükleme tartışması veya ifadesi ST yükselmesiz akut koroner sendromlar için geçerlidir. Öncelikle bunu vurgulayayım. 2015 kılavuzunu hatırlatacağım. ESC'nin 2015 NIST AKS kılavuzu bu konuda bize ne diyordu? Eldeki verilere bakarak, biliyorsunuz, yeri gelmişken şunu da hatırlatayım. 3 tane P2Y12 inhibitörümüz var. Bunlar klopidogrel, ticagrelor ve prasugrel. Kılavuz bu 3 P2Y12 inhibitöründen bir tanesi için, prasugrel için ön yükleme yapmayınız diyordu. Birazdan nedenini açıklayacağım. Diğer ikisi için, klopidogrel ve ticagrelor için ise bu konuda elimizde bilgi yok, yeterli veri yok. O nedenle yükleyin veya yüklemeyin diyemeyiz diye bir yorum yapıyordu ve öneri vermiyordu. Yani bu sınıf 1, sınıf 2A, sınıf 2B, sınıf 3 gruplarından hiçbirini kullanmıyordu. Sadece bir öneri yapamayız, elimizde yeterli veri yok diyordu 2015 kılavuzu. Peki bu kılavuza bunu dedirten neydi? Elimizdeki veri yok diyordu, neler vardı veya prasugrel için niye yükleme yapmayın diyordu? Elimizde kayda değer 2015 kılavuzu öncesi 2 tane çalışma vardı. Bu konuyu da üzerinde konuşabileceğimiz, bu konuya değinen. Bir tanesi PCI Cure çalışması. Cure çalışması aslında akut koroner sendrom hastalarında aspirine klopidogrel eklenmesinin yararlı olup olmayacağını araştıran büyük bir çalışmaydı. Bunların bir kısmına perkütan koroner girişim yapılan hastalar vardı. O PCI Cure olarak alt bir çalışma şeklinde tasarlandı ve bu grupta aslında ana konu yine aspirine klopidogrel eklenmesinin faydalı olup olmayacağını araştırmak idi. Fakat ilk bir ay
hastalara girişim yapılmadan önce başlandı. Plasebo verildi veya klopidogrel verildi. İlk bir ayda tüm hastalara klopidogrel verildi. O nedenle ön yüklemenin, ön tedavinin değerlendirmesini sağlayabilecek bir çalışmaydı. Burada ön yükleme yapılması, yani hastaya acile gelir gelmez klopidogrel başlanması, anjiyografiden sonra başlanmasına üstün bulundu. Fakat bu çalışma çok eski bir çalışmaydı. 2003'lü yanlış hatırlamıyorsam. O zamanki şartları taşıyan bir çalışmaydı. Ve ön yüklemeden anjiyografi yapılmasına kadar geçen süre ortalama 6 gündü. Yani çok uzun bir zaman geçiyordu hastaların anjiyografiye gitmesine kadar geçen sürede. Yine bu çalışmada rutin invaziv yapan merkezler dışlanmıştı ve ana çalışmanın sadece alt bir grubunu oluşturuyordu. İkinci çalışma Akos çalışması. İşte bu prasugreli yüklemeyin dedirten çalışma. Aslında esas ön yükleme yapılıp yapılmamasını inceleyen çalışma buydu. Burada nistemiyle gelen hastalar prasugrele veya plaseboya randomize edildi. Anjiyografi yapılana kadar. Anjiyografi yapıldıktan sonra bu ön yükleme yapılmayan gruba da tabii ki prasugrel yüklendi. Yani bu gerçek bir ön yüklemenin işe yarayıp yaramadığını araştıran, karşılaştıran bir çalışmaydı. Prasugrelin anjiyografiden önce hastayla karşılaşıldığında acil serviste verilmesiyle anjiyografiyi yapıp anatomiyi gördükten sonra prasugrel verilmesi karşılaştırıldı. Ve görüldü ki beklentilerin aksine, aslında beklentiler şöyleydi, ön yüklemenin iyi çıkabileceği yönündeydi. Fakat görüldü ki iskemik olaylardan kastettiğimiz kardiyovasküler ölüm, tekrar enfarktüs, inme, acil revaskülarizasyon ve glikoprotein 2B3A inhibitörü kullanımı. Yani iskemik olaylar, iskemiyle seyreden olaylar. Bunlar arasında bir fark olmadığı görüldü. Yani beklentimizin aksine ön yükleme yaptığımızda bu klinik olaylar, bu iskemik olaylarda bir azalma görülmüyor. Buna karşın kanama, tabii ki antitrombosit veya antikoagülan tedavinin kötü bir tarafı kanama, biliyorsunuz, her zaman için önem verdiğimiz bir nokta. Kanamalarda artış olduğu görüldü, majör kanama. Arkadaşlar, biz kardiyoloji olarak kanamalara uzun yıllar gereken değeri vermedik. Ama son yıllarda, son 5-10 yılda şunu fark ettik ki kanamaya bağlı ölümler, enfarktüse bağlı ölümler kadar önemli. Bu nedenle artık dikkat ederseniz büyük çalışmalarda majör kanama bir enfarktüs kadar önemli kabul ediliyor. Ve kanamada artışa yol açıyorsanız eğer yaptığınız tedavi yüzünden, o zaman mortalite faydası sağlayamayabiliyorsunuz. Hatta tersi bile oluyor. O nedenle kanama çok önemli. Bunlar majör kanamalar, yani hayatı tehdit eden kanamalar, ölümle sonuçlanabilen kanamalar. Dolayısıyla ön yükleme yapılan grupta majör kanamanın daha fazla olduğu görüldü. Yaklaşık bakınız 2 kattan fazla bir artış var. Bu şeyi çalıştırabilirsem. %1.7'ye karşı 0.7. Mutlak rakam olarak da %1'lik bir kanama artışı var. Dolayısıyla Akos çalışması bize ön yüklemenin faydalı olmadığını gösterdi. Peki bu acaba ön yükleme ile anjiyografi arasında geçen süreyle alakalı olabilir mi? Yani süre uzadıkça, anjiyo geciktikçe faydalı olabilir mi ön yükleme? Bu da analiz edildi. Görüldüğü üzere erken yüklenenler, daha doğrusu yüklemeden, pardon, şunu çalışmıyor mu? O yüzden mouse kullanacağız. Tamam. Bu sefer de oluyor. Tamam. Ekranı göstermiyormuş, dijital ekran olduğu için. Gördüğünüz gibi anjiyografi, yükleme ile anjiyografi arasındaki süre uzadıkça bir fark yok. Yani o düşüncemiz, süre uzadıkça ön yükleme işe yarar düşüncemizi de desteklemiyor bu çalışma. İster ön yüklemeyi yaptıktan kısa süre sonra, ister 24 saate varan sürelerde ön yükleme yapmış olun, bir fark olmuyor. Yani ön yükleme faydalı değil. İşte bu çalışma biraz önce 2015 kılavuzunda prasugrelle ön yükleme yapmayın önerisinin nedeniydi. Peki
2015 kılavuzu bize ön yükleme hakkında klopidogrel ve ticagrelor ile ilgili size bir şey söyleyemem demesine rağmen hepimiz, hem siz hem biz kardiyologlar olarak bu hastalara ön yükleme yapıyorduk. Neden? Elimizde bilimsel bir veri yok. Kılavuz da o zamanki kılavuz ön yükleme hakkında bir şey diyemem ama prasugreli yüklemeyin diyordu. Böyle bir pratiği nereden geliştirdik? Şöyle bir düşüncemiz vardı. Eğer biz antitrombosit tedaviye erken başlarsak, anjiyodan önce başlarsak, yani anjiyoya geldiğinde hasta antitrombosit tedavi yerleşmiş, oturmuş olursa, yüklemesini tamamlamış, etkinliği gerçekleşmiş olursa, girişime kadar o geçen sürede damar açıklığının daha iyi olacağını, işlem sırasında da daha iyi bir antitrombosit tedavi altında işlem yaptığımız için işleme bağlı enfarktüslerin daha az görüleceğini, erken stent trombozunun daha az görüleceğini ve bu damarla ilgili tekrar tıkanmanın daha az olacağını düşünüyorduk. Bu bizim bunlar bizim teorilerimizdi. Ama aslında bir nokta daha vardı ki ön yükleme yaptığımızda işlem sırasında kanama riski artabilir. Bu hastaların daha sonra değineceğim bir kısmı bypass'a gidiyor, kanama riski artabilir. Akut koroner sendrom diye yatırıp akut koroner sendrom çıkmayan hastalara bu ilaçları veriyoruz. Ona bağlı riskler var. Bypass'ta gecikmiyor. Yani potansiyel zararları da var. Bu konuya daha sonra geleceğim için çok uzatmayacağım. Bunları çok göz önüne almıyorduk. Evet bunları düşünüyorduk ama bu potansiyel fayda, sol tarafı çok daha önem veriyorduk. O yüzden klinik pratiğimizde kanıt çok kuvvetli olmamasına rağmen ön yüklemeyi rutin kullanıyorduk. Hatta ilginç bir şey oldu. Bakın 2015 kılavuzu ne diyordu bize? Ön yükleme hakkında bir şey diyemiyorum prasugrel dışında. Prasugrel'i yüklemeyin ama klopidogrel ve ticagrelorla ilgili de bir şey söyleyemiyorum, yorum yapamıyorum diyordu. 2017'de aynı kılavuz güncellendi. Peki güncellenmede ne dendi o ön yüklemeye? Ticagrelor yoksa efendim klopidogrelle ön yükleme yapabilirsiniz sınıf 2A öneri. Bir önceki kılavuzda yorum yapmıyorum diyordu. 2017'deki güncellemede sınıf 2A. Sınıf 2A'nın ne demek olduğunu biliyoruz. Yani sınıf 1 kadar kuvvetli olmasa da bir öneri. Tedavi yönünde bir öneri. Peki ne değişti? Arada bir yeni çalışma mı çıktı? Hayır. Bunu özellikle koydum. Kılavuzlar her şey demek değil arkadaşlar. Yani kılavuzlar da uzman görüşü içeriyor. Bakınız aynı veri setiyle 2015 kılavuzu yorum yapmıyorum dedi. Aynı veri setiyle, aynı çalışmalarla 2017 güncellenmesi efendim sınıf 2A ile ön yükleme yapın dedi. Bunu da dikkatinize çekmek istedim. Kılavuzlar hiçbir zaman kanun gibi görmemek lazım. Sadece NISTEM için söylemiyorum bunu. Genel yaklaşımımızda yani tıbba yaklaşımımızdaki noktada söylüyorum. Peki bunu da vurguladıktan sonra 2020 kılavuzu geldi. Bakınız bu sefer çok dramatik değişiklikler var. Ne oldu? Bir kere erken invaziv yaklaşım planlanan hastalara koroner anatomiyi görmeden rutin olarak P2-Y12 inhibitörü başlanması önerilmez sınıf 3. Yani yapmayın. Uygulamayın. Sınıf 3 biliyorsunuz kontraindikasyon anlamında eski ifademizde. Dolayısıyla çok dramatik bir değişiklik oldu. Aynı zamanda tabii burada erken invaziv yaklaşım planlanan hastalarda tabiri sizi birazcık acaba bu az bir hasta grubu mu, özel bir hasta grubu mu diye düşündürebilir. Öyle değil. Günümüzde artık bütün dünyada NISTEMİ'ye erken invaziv yaklaşım uyguluyoruz arkadaşlar. Rutin olarak her yerde. Türkiye'nin hemen hemen her yerinde. Belki şöyle düşünebilirsiniz. İşte ilçedeki vesaire. Türkiye'de birçok değil her ilde artık anjiyografi laboratuvarı var. Büyük ilçelerde bile var. Olmayan yerler de ilçelere çok yakın. Örneğin ben işte memleketim olduğu için biliyorum, Dinar'ı biliyorum. Isparta'ya 45 dakika anjiyografi laboratuvarı var. Afyon'a 1 saat anjiyografi laboratuvarı var ve bu bilinçteki hekimler zaten bu hastaları hemen buralara yönlendiriyorlar. Yani artık hastaların anjiyografiye ulaşmaları Türkiye'de çok kolay, çok çabuk ve çok yaygın. Dolayısıyla erken invaziv yaklaşım günümüzde standart bir yaklaşım. Özel bir hasta grubuna uyguladığımız bir yaklaşım değil. Demek ki burada çok dramatik bir değişiklik oldu. Ön yükleme yapmayın artık. Üçüyle de yani prasugrelle de yapmayın, ticagrelorle de yapmayın ve klopidogreller de yapmayın. Bu kılavuzda bir başka önemli değişiklik daha.
Yine perkütan korona girişime gidecek hastalarda ticagrelor yerine prasugreli tercih edin diye sınıf 2A öneri geldi. Peki kimlere ön yükleme yapabilirsiniz, yapmayı düşünebilirsiniz ki buradaki öneride dikkat ederseniz sınıf 2B yani çok kuvvetli değil. Erken invazif yaklaşıma gitmeyecek hastalara kanama riskini de göz önüne alarak P2Y12 inhibitörüyle ön yükleme yapabilirsiniz. Bu daha çok 24-48 saatten geç invazife gidecek hastalarda bu da ön yükleme yapın değil bakınız. 2B yani yapabilirsiniz, yapmayı düşünebilirsiniz, yapmalısınız değil. Peki neden bu kılavuz bu kadar dramatik bir şekilde değişti? Burada birkaç önemli çalışma geldi. Bunlardan bir tanesi ISAR React 5 çalışması. Bu çalışma ticagrelor temelli tedavi ile prasugrel temelli tedaviyi karşılaştıran bir çalışmaydı. NIST akut koroner sendromda. Akut koroner sendromdan tümünde özür dilerim. NIST grubunu ayrıca söyleyeceğim. Bu çalışmanın hipotezi aslında şöyleydi. Bu çalışmayı planlayanlar bu endüstriden bağımsız bir çalışma olarak yapıldı. Bir Alman grubu yaptı. Hipotezleri şuydu çalışmayı planlarken ticagrelor yaklaşımlı tedavi prasugrel temelli tedaviye üstündür. Hipotez bu şekilde. Beklenti bu çünkü. Çalışmaya hem ST yükselmeli hastalar hem ST yükselmesiz hastalar alındı. Az bir kısmı da kararsız anjinaydı. %40 kadarı STEMI, %46'sı NISTEMI, %13'ü de kararsız anjina. Yani %60 kadarı NISTEMI olmuş oluyor. NISTEMI AKS. Primer sonlanımı çalışmanın ölüm, MI veya inme toplamında meydana gelen klinik olaylar idi. Hastalar ticagrelor veya prasugrel'e randomize edildi. Ticagrelor'a randomize edilen hastalar hemen yükleme yapıldı. Çünkü kılavuz ne diyor? Ticagrelor'u yükleyin. Değil mi? Bir önceki yorum yok diyordu ama 2017 update'i yükleyin ve klinik pratikte de biz bunu bu şekilde uyguluyorduk zaten. Klinik pratiğe uygun bir çalışma yapıldı. Madem biz bunu ticagrelor'u işlem öncesi yüklüyoruz, görür görmez acilde yüklüyoruz. O zaman o yaklaşımı prasugrelleri de anjiyo yaptıktan sonra yüklüyoruz. Anatomiyi gördükten sonra yüklüyoruz. O iki yaklaşımı randomize edildi hastalar. Dediğim gibi beklenti ticagrelor'un üstün çıkacağı şeklindeydi. Fakat beklenmedik bir şekilde prasugrelle klinik olaylar anlamlı olarak daha düşük bulundu. Burada gördüğünüz gibi olay sıklığı 12 aylık bir grupta %9'larda öbür grupta %7'lerde anlamlı bir fark var. Peki kanama acaba iskemik olayları daha fazla azaltıyorsa kanama da o grupta o ilaçta daha fazla olur mu? Hayır böyle bir şey de görülmedi. Gördüğünüz gibi rakamsal olarak prasugrel grubunda daha düşük ama istatistiksel olarak ilk grupta da benzer bir kanama oranı görüldü. Dolayısıyla prasugrel temelli bir yaklaşım, ön yükleme yapmadan, anatomiyi gördükten sonra yükleme şeklindeki bir yaklaşım, ticagrelor temelli hastayı görür görmez, tanı koyar koymaz yüklemeye göre iskemik olaylarda daha az iskemik olaya yol açıyor. Kanamada da büyük bir fark gözlenmedi. İşte bu ISAR React 5'in bu sonuçları biraz önce kılavuzda bahsettiğim o iki öneri değişikliğine yol açtı. Bir tanesi ön yükleme yapmayınız. İkincisi de sınıf 2A öneriyle prasugreli ticagrelor'a tercih ediniz. Peki sadece bu mu bu öneriyi destekleyen çalışma? Pardon ona geçmeden şunu da hatırlatayım. ISAR React'ta bütün hasta grupları ST yükselmesi, ST yükselmesiz ve kararsız anjina alınmıştı. Sadece NISTEMI hastalarını içeren alt grubun o %46'ydı biliyorsunuz. Onun da ayrıca bir analizi yapıldı. Acaba bu çalışmanın toplamı için olan sonuçlar, bulgular NISTEMI grubu içinde geçerli mi? Evet, aynı sonuçlar olduğunu görüyoruz. Bakınız iskemik olaylar prasugrelde daha az, kanama ikisinde benzer. Dolayısıyla NISTEMI alt grubu da ana çalışmayla aynı. Bunun dışında kılavuzun bu önerisini destekleyen, aslında kılavuz yayınlandığında bu çalışma henüz yazıldığında, 2020 kılavuzu yazıldığında bu çalışma yayınlanmamıştı. Fakat kılavuzu yazanlar belki bu çalışmayı yapan kişilerle görüşüp ön bilgi aldılar mı bilemiyoruz. Diğer bir çalışmada Dubius çalışması. Bu çalışma da yine endüstriden bağımsız olarak yapıldı. İtalyanlar yaptı bu sefer. NIST AKS hastaları alındı bunlara sadece. ST yükselmeliler değil, ST yükselmesiz akut koroner sendromlar alındı. Ön yükleme yapılan ve yapılmayan gruba randomize edildi.
Burada ön yükleme yapılıp yapılmaması ticagrelor ile yapıldı. Yani ticagrelor'un çalışması yoktu. Bu çalışmayla ticagrelor'un ön yüklemesinin faydalı olup olmadığı da özellikle incelenmiş oldu plaseboya karşı. Ön yükleme 700'er hasta var. Toplamda 1500'e yakın hasta. Orta büyüklükte bir çalışma. Primer iskemik olaylarla kanamayı beraber değerlendiriyor bu çalışma, dikkat ederseniz. Yani hem kanama hem iskemik olaylar beraber değerlendiriyor. Burada tabii pre-treatment değil de upstream, downstream ifadeleri kullanıldı. Upstream demek pre-treatment uygulanması demek. Yani ön yükleme yapılması demek. Downstream ise anjiyografiyi gördükten sonra yapılması demek. Görüldüğü gibi ticagrelor ile ön yükleme yapılmamasına göre bir fayda sağlamıyor. Dolayısıyla Dubius çalışması, kılavuz yayınlandıktan sonra yayınlanmasına rağmen kılavuzun önerilerini destekledi. Son bir destekte SCAR registrisinden geldi. Bu bir randomize kontrollü çalışma değil. Gözlemsel bir çalışma ama gözlemsel çalışmaların avantajı tabii ki birçok dezavantajı yanında bir de avantajı var. Çok yüksek hasta sayılarına ulaşabiliyoruz. Yaklaşık 60.000 ön yükleme yapılan hastayla işte 5.000 civarında ön yükleme yapılmayan hastayı karşılaştırdı. Dikkat ederseniz biraz önce de söylemiştim. Elimizde çok kuvvetli veri olmamasına rağmen ön yükleme standart tedavimiz haline geldi. Bu registride, bu kayıt çalışması onu gösteriyor. Hastaların 60.000'ine ön yükleme yapılmış, 5.000'ine yapılmamış. Genel uygulamamızı gösteriyor ki 2010-2018 arasındaki bir dönemi kapsıyor bu. Peki bu kayıt çalışması bize neyi gösterdi? Tabii kayıt çalışması olduğu için ön yükleme yapılanlarla yapılmayanların klinik özellikleri aynı değil. O nedenle olay sayısı, olay sıklığı, örneğin ölüm, işte stent trombozu, ön yükleme yapılanlarda az görülmekle beraber hasta özelliklerine göre istatistiksel düzeltme yapıldığında ön yükleme yapılanlarla yapılmayanlar arasında bir fark yok. Hatta odds ratio, risk oranı ön yükleme yapılanlarda biraz daha fazla istatistiksel anlama ulaşmamakla beraber. Dolayısıyla SCAR kayıt çalışmasının sonuçları da bu yeni kılavuz önerisinin uygun olduğunu destekliyor. Peki bizim o önceden düşündüğümüz aksine neden ön yükleme NIST AKS'de ST yükselmesiz akut koroner sendromda işe yaramıyor? Bir kere arkadaşlar ST yükselmesiz akut koroner sendrom ST yükselmeli enfarktüs gibi homojen değil. ST yükselmeli enfarktüs homojen bir grup ve onlar da anjiyoyu aldığımızda hemen daima bir damarı tıkalı buluyoruz ve girişim yapıyoruz. Halbuki ST yükselmesiz akut koroner sendrom heterojen bir grup. Bunların %60-70'ine ancak biz girişim yapıyoruz anjiyo yaptıktan sonra. %15 kadarına tıbbi tedavi uyguluyoruz. Yani darlık buluyoruz, darlıklar görüyoruz ama girişim yapacak bir damar bulamıyoruz veya uygun bulmuyoruz ya da darlık miktarını uygun bulmuyoruz. Dolayısıyla %15'ine tıbbi tedavi uyguluyoruz. %10 kadarına, %11 kadarına bazı çalışmalarda bu rakam 3 aşağı 5 değişebiliyor. %10 kadarında aslında akut koroner sendrom olmadığını görüyoruz. Yani hastaya biz yanlış tanı koymuşuz. Kararsız anjina demişiz veya ST yükselmesiz MI demişiz ama hasta bu değil. Başka bir nedenle onun troponini yükselmiş, başka bir nedenle EKG'si oynamış, yanlış tanı koymuşuz. Bu hastaların giderek bu oran düştü. Eskiden daha çoğunu bypass'a gönderiyorduk. Artık günümüzde perkutan girişim tekniklerinin gelişmesiyle bypass'a giden hasta oranımız çok azaldı ama hala nistemi hastalarının %10'a yakınını, %7'sini bypass'a gönderiyoruz. Şimdi bu durumda ne yapmış oluyoruz biz ön yükleme yaptığımızda? %30 hastada aslında o anda güçlü bir veya ikinci bir antiplaterete ihtiyacımız yok. Bir kere %10 hastaya koroner arter hastası olmadığı halde, akut koroner sendrom olmadığı halde ikinci bir antiplatelet tedavinin riskini yüklemiş oluyoruz. Kanama riskini. Artı bypass'a gidecek hastalarda bypass sırasındaki kanamayı artırıyoruz. Bir kere cerrahların en büyük korkusu bizden P2, Y12 almakta olan bir hastayla ameliyat yapmalarını istememizdir. Bunu hiç istemezler. Çünkü kanama riski çok belirgin olarak artar. Ya da bundan kaçınmak için bypass'ı geciktirirler. 4 gün, 5 gün bekleyelim bu ilacın etkisi geçsin diye derler. O zaman da bu sefer hastayı acil bypass gereken hastada kanama riskinden kaçacağım derken iskemik olay riskine sokmuş oluyoruz. Dolayısıyla bu heterojen bir grup. Aslında bu slide başta da göstermiştim ama iki altına
tablo ekledim gördüğünüz gibi. Neden bizim o önceki mantığımızın işlemediğini çok iyi gösteriyor. Biz ne demiştik? Potansiyel faydaları var. Slaytın sol tarafı. Potansiyel zararlar var. Preprosedüral kanama riskini artırıyor. Bypass'a bağlı kanamayı. NIST-AKS çıkmayan hastalarda gereksiz tedaviye bağlı kanama riski ve bypass'ta gecikmenin riski. Olay sıklığının da faydası da olabilir. İşte iskemik olaylar azaltabilir. Ama olay sıklıklarına baktığımızda bakınız, potansiyel fayda elde etmeyi umduğumuz olay sıklıkları 1000 hasta başına haftalık %1'lik rakamlarda. Buna karşın 1000 hasta, %1 yanlış söyledim, 1000 hasta başına haftalık mutlak rakam olarak 1. Ama zarar kısmındaki olay sıklığı 1000 hasta başına haftalık 14'lerde, 26'larda, 20'lerde, yani çarpan etkisi çok fazla. Dolayısıyla sağ taraftaki ufak bir zararınız sol taraftan gelecek büyük bir faydayı bile sıfırlayacak özellik taşıyor. Bir başka özellik, bakınız konuşmanın başında demiştim ki PSI-Cure'de klopidogrel ön yüklemesi iyi çıkmıştı. Tam bir ön yükleme çalışması olmasa bile ama 6 gün beklenmişti orada hastalar. Yani 6 gün boyunca anjiyo yapan, şimdi artık günümüzde böyle bir şey yok. Birçok NIST-AKS hastasına ilk 24 saatte anjiyografi yapılıyor artık günümüzde. Yapılmayan kimler olabilir? Cumartesi gelen hastaların bir kısmı. Orada bile birçok klinik, eğer hasta riskliyse, hastanın hemodinamisi risk altındaysa, başka aritmisi varsa, kalp yetmezliği varsa vesaire, hafta sonu da anjiyo yapıyoruz artık. Dolayısıyla ilk 24 saatte anjiyo yapmadığımız çok az hasta var günümüzde. Bu son slaytım, biraz süremi de aştım farkındayım. Bütün bu çalışmaları ve o teorilerimizi toparladığımızda elde ettiğimiz veriler bize neyi gösteriyor? ST yükselmesiz akut koroner sendromlarda artık P2-Y12 başlamak için acele edilmemeli. 24 saat içerisinde koroner anjiyografi yapılacak hastalarda, ki çoğu hasta artık bu gruba giriyor, anjiyografi sonrasında başlanmalı. Yani acil serviste artık P2-Y12 yüklemesinden vazgeçmemiz gerekiyor. ST yükselmesiz akut koroner sendrom hastalarında. Birkaç kere vurguladım, tekrar vurguluyorum. ST yükselmeli de böyle değil. ST yükselmeli de görür görmez yükleyeceğiz. Ama ST yükselmesiz MI veya kararsız anjina düşündüğümüz hastalarda artık anjiyografi yapıldıktan sonra yüklemek gerekiyor. Sadece aspirinle o aşamaya kadar aspirinle gitmek gerekiyor. Peki acil serviste hiç mi yüklemeyelim? Kimse, medikal izlenecek hastalarda yükleyebilirsiniz. Yani bu hasta, kararınız medikal izleyeceğim, ben bu hastaya anjiyo yapmayacağım. Bir grubumuz var böyle, çok az da olsa bir gruba biz anjiyo düşünmeyebiliyoruz. Öyle bir gruba giriyorsa yükleyebilirsiniz. Medikal izleyeceğim ben bu hastaya, invazive gitmeyeceğim, hiçbir şekilde anjiyo düşünmüyorum diyorsanız. Ya da 24 saatten sonra anjiyografi yapabileceğimiz hastalarda ön yükleme yapabilirsiniz. Ki burada bile kılavuz biliyorsunuz 2B diyor buna. Evet, benim bu konuyla ilgili size söyleyeceklerim bunlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hocam çok teşekkürler. Gayet güzel, net bir anlatımla bizi aydınlattınız. Şimdi arkadaşlar tabii ki çok akut koroner sendrom acilin ana konularından biri olduğu için hepimizin az çok bu konuda bir deneyim, bir tecrübesi ve uyguladığı bir yöntem var. Şimdi son kılavuzlarda özellikle hocamızın da vurguladığı gibi non-ST MI'larda hani biz koroner anjiyo yapılmadan önce o zaman P2-Y12 inhibitörü eklemeyelim tedaviye konusunu tekrar vurguluyoruz. Bunun dışında ama eğer ST elevasyonlu MI görürsek burada da çok acil olarak bunları tedaviye ekliyoruz. Hatta kılavuzlara göre klavidogrel, pirasiküler ve ticagrel konusunda da onlara biraz belki değindik onlara da ama hani pirasikülerin de bu konuda biraz daha öne çıktığı yerler olduğunu görüyoruz. Nazmiye, evet, Fransa deneyimlerini paylaşacak yine belki bizimle. Evet Nazmiye. Mikrofon alalım.
Çok teşekkür ederim. Sunumunuz çok güzeldi ve tamamen hocama katılıyorum. Bizim orada da Fransa'da da kardiyologlar bize kesinlikle non-istemi hastalar için aspejik yani aspirinden başka bir şey vermiyoruz. Yani 250 miligram 250 miligram yüklüyoruz ve direkt acilde tabii ki biyoloji falan hepsi yapılıyor ve kardiyologlara emanet ediyoruz. Bir sorum vardı. En erken anjiyo kusura bakmayın Türkçe'de bazen kelimelerimi arıyorum ama en erken ne kadar sürede anjiyo yapabiliyoruz Türkiye'de? Özellikle non-istemi için onu merak ediyorum. Şimdi NISTEMI'de bir kere hastanın bazı özellikleri varsa eğer ilk 2 saat anjiyo yapmak lazım. Aslında onlar estemi gibi düşünüyoruz. ST elevasyonda gibi. Bunlar kimler? Hastanın hemodinamisi bozuksa, kalp yetmezliğindeyse, malin aritmisi varsa yani hasta VT'ye girip çıkıyorsa bu hastaları sanki ST elevasyonla EMA'ymış gibi 2 saat içerisinde almanız gerekiyor ve bunun gecesi gündüzü hafta sonu yok. Yani bu bize kalmış bir şey değil. Onun dışında hastalarda elektro değişikliği var veya troponini pozitifse yani ST yükselmesi EMA'yse ilk 24 saat içerisinde anjiyo almak gerekiyor. Biz Türkiye'de peki klinik pratiğimiz nasıl? Birçok merkez eğer bunlar bir de 24 saat içinde 24 saat sonra değil yani hemen de alabilirsiniz. Biz gece saatinde gelmişse, mesai dışında gelmişse bir ST yükselmesiz MI, bu çok yüksek riskli gruba girmiyorsa ertesi gün anjiyo alıyoruz mutlaka. Cumartesi gelmişse ve hastayı değerlendiriyoruz. Yine yüksek risk yoksa pazartesiyi bekliyoruz açıkçası. Ama bir sıkıntı varsa hafta sonu gelip alıyoruz. Mesai saatinde gelmişse zaten alıyoruz hemen. Ben o zaman size Fransa'daki pratikleri paylaşayım. Gece 2-3 gibi non-istemi ise gerçekten kardiyologumuzu yatağından çıkartmak çok zor. Kalkmıyor, gelmiyor. Stemi için hiç sorun yok. Ama non-istemi için gerçekten geceleri, hafta sonları çünkü gündüz olduğu için problem olmuyor. Yani 24 saat içerisinde yapılıyor. Fakat gece acı çekiyoruz onları uyandırmak için. Ama zaten endikasyon yok. Yani NISTEMI'de, ST yükselmesizde o saydığım 3 kriter yoksa gece anjiyo yapmaya lüzum yok. Evet, katılıyorum aynen. Evet, Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Biraz vakit problemimiz oldu ama orada arkada oraya da bir söz verelim hemen arka tarafa toparlayalım. Konu önemli olunca iki defa şey yapmak lazım herhalde. 2 saat. Hocam. Evet, buyurun. Halit Karakısa, Ok Meydanı SSK'dan. Biraz konu dışı olacak ama sorum şudur. ST elevasyonunu MI'den kardiyologlar hani acil anjiyoyu alacakları için neredeyse aspirin harici bir şey yüklemeyin. Biz anjiyoda gerekli tedaviyi başlarız diyorlar. Bu ne derece uygun ya da ikinci soru da şu, hasta kardiyolojiye devrolana kadar bir komplikasyon gelişirse acilcinin yasal sorumluluğu nedir? Ben çok anlayamadım. Biraz buraya boğularak geliyor ses. Öyle bir... Hocam ben şey yapayım. Bulunduğu hastane özelinde tabii bunları ifade etti. Kardiyologlar aspirin verilmesine bile müsaade etmeden hemen anjiyo alın biz yapalım pozisyonu alıyorlar. Bu doğru mu diyor. İkincisi de yani biz bunu yapmadığımız zaman bu tedavi yasal sorumluluğumuz olur mu? Aslında benim de tabii cevaplamam gereken bazı şeyler var ama öncelikle hocamıza yani ST yükselmesinde benim kanaatim tanı koyar koymaz. Yani siz EKG'de ST elevasyonunu gördünüz ve klinik tablo EMA'yı düşündürüyor. Zaten ST yükselmenin EMA'nın tanısı nedir? Klinik tabloya uyumlu olması artı ST elevasyonu olmasıdır. Burada hemen aspirini çiğnetmelisiniz. P2-12'yi yüklemelisiniz. Yani burada kardiyoloğu beklemek doğru değil bence. Kardiyoloğun da beni bekleyin demesi de doğru değil. ST yükselmeli de. Ama ST yükselmesizde artık kardiyoloğu beklemek değil, anjiyoyu beklemek lazım. Bırakın kardiyoloğu beklemeyi. Yani kardiyolog da acile gelip başlamaması lazım. Siz ona başlamaya kalkarsa ST yükselmesiz enfarktüslü hastaya veya kararsız anjina hastaya P2-12 başlayın derse siz itiraz edebilirsiniz. Niye başlıyorsun? Daha anjiyosunu yapmadın ki bu hastaya. Artık kılavuzlar buna sınıf 3 diyor diyebilirsiniz. Anlatabildim mi acaba? Yani kardiyolog da başlamayacak. Bu acilci meselesi veya kardiyolog meselesi değil. Anjiyoyu görmeden başlamamak lazım. Bilmem sorunuza cevap oldu mu? Çok teşekkürler. Ben şunu ilave edeyim. Hani yasal sorumluluk aslında şu var. İlk tıbbi temas kavramını ben söylemiştim daha önce. Bu ilk tıbbi temas kavramı devam ediyor ve hiçbir zaman biliyorsunuz yani en azından sizin hastanedeki kardiyologlar için söyleyelim. Onlara şunu önerebiliriz. Eğer öyle istiyorsanız kardiyoloji
olarak acilde bekleyin. İlk tıbbi teması siz yapmak istiyorsanız beraberce yapalım. Onun dışında onların böyle demeleriyle biz bu şekilde davranamayız. Beraber çok hocamızın çok net ifade ettiği gibi bu işin bir bütün içinde olması lazım. Tabii. Yani hastanelere özel uygulamalar yapamıyoruz. Yani ben tıbbi burada şunu bilimler- da ekleyebilirim hocam. Tabii ki. Biz zaman zaman böyle büyük değişiklikler olduğu zaman acildeki hocalarımızla veya işte oradaki bütün ekiple, bizim ekibimiz, asistanlarımız dahil bir araya geliyoruz. Bu strateji değişikliğini konuşup beraber hareket etmeye çalışıyoruz. Çünkü bizim uyumumuz çok önemli. Bizim aramızdaki uyumsuzluktan zararı hasta görür. O nedenle yani bütün branşlarda sizin uyumunuz çok önemli ama kardiyolojide uyum çok çok daha önemli. Çünkü oradaki gecikmeler ölümle sonuçlanabilecek gecikmeler. Bazen ST yükselmeli enfarktüs bir hastada 10 dakika bile ölümle sonuçlanabilecek bir gecikme demek oluyor. Kesinlikle katılıyorum. Yani şuradan vazgeçmeyelim arkadaşlar. Yani ilk tıbbi temas sorumluluğu bizde ise onu vermek zorundayız. Yani adli sorumluluk dediniz ya. Hani böyle bir şey olursa görevini yapmamış olur musun? Olursun tabii. Yani bunu açıklayabilmen gerekiyor. Yani ben niye vermedim cevabını verebilmemiz gerekiyor. Bilimsel olarak bunu vermemiz gerekiyor. Mesela kılavuzlarda çok net hani uzman görüşüne bırakılan şeyler vardır. O zaman siz o inisiyatifi alabilirsiniz. Ben bu hastada kullanmayı uygun görmedim diyebilirsiniz. Ama eğer bu uzman görüşüne değil de hani daha 2A, 2B genel olarak biz kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Bu konuda da hani ciddi bir problem yaşamıyoruz. Ortak hareket edilme. Hatta belki bir sonraki süreç bunun ambulansa verilmesi. Hocamız da zaten bahsetti. Yani biz aslında ilk tıbbi temas eğer ambulansta sağlanıyorsa ve MI teşhisi, akut ST elevasyonlu MI teşhisi ambulansta konuyorsa zaten acilci, acil, kardiyolog dememesinin altında da o yatıyor. İlk tıbbi temas kavramı bunu açıklıyor. Çok teşekkürler. Konuyu açacak. Çok Yan yana olduklarına göre tek soru haline getirebilirler. Evet. Şaka yapıyorum. Merhaba hocam. Doktor Nihat Kartal, Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi'nden. Çok teşekkür ederim sunumunuz için en başta. Hocam klopidogrelin peki yeri, yani sunumun sonuna doğru sürekli çalışmalar ticagrelol'la prasugrel'i karşılaştırıyordu. Peki klopidogrelin ne kadar yeri var? Bizde daha sık kullanılan bir ajan. Şöyle akut koroner sendromda artık güçlü diyoruz biliyorsunuz. Ticagrelol ve prasugrel'e güçlü P2Y12 diyoruz klopidogrel'e karşı. Akut koroner sendrom hastalarında en az bir ay bunları vermek gerekiyor. Hatta bir seneye kadar kılavuzlar uzatıyor. 6 ay ila bir sene. Özür dilerim, mikrofona uzak durmuşum. Dolayısıyla teorik olarak prasugrel veya ticagrelol akut koroner sendromuna güçlüleri seçmek gerekiyor. Kılavuz önerisi böyle. Ama Türkiye'de böyle bir pratik olduğu da gerçek. Eğer klopidogrel yükleyecekseniz de 8 tablette yani 600 mg yüklüyoruz biliyorsunuz. Böyle bir durum var. O konuda haklısınız. Yani bir uygulama farkı var Türkiye'de. Nihat teşekkürler. Bu konuda ben de özellikle bu vurguyu yapmak istiyorum. Yani aslında kılavuzlarda hani öncelikler belirlenmiş. Orada da klopidogrelin bu şekilde bizim yaygın alışkanlığımız gibi olmadığını düşündüren bazı şeyler var, ifadeler. Ama biz eğitimlerle gerçek durumlarda doğru hastaya doğru tedavi üzerine bu eğitimleri üzerine gitmeye devam edeceğiz. Yani o konuda haklısın. Ama gerçekte böyle mi olmalıydı? Hocamız da ifade etti. Avrupa kılavuzu klopidogrel için prasugrel veya ticagrelol yoksa aynen bir vurgusu var. Aynen ifade o şekilde geçiyor. Eğer prasugrele veya ticagrelol'a ulaşmazsan klopidogrel ver diyoruz ama bizim şu andaki uygulamamız böyle değil. Ama klopidogrelin de ilk seçenek olduğu yerler var. Onları da ifade ediyoruz. Yani ama MI varsa, ST elevasyonlu MI varsa şu andaki kılavuz bilgisi prasugrel ticagrelol'a ulaşamadın klopidogrel şeklinde. Yani Türkiye'ye ulaşamadın sınıfına giriyor biraz. Yani ulaşamadım sınıfı varsa ona giriyor. Bu eğitimler de bunun için zaten arkadaşlar. Çok teşekkürler. Hiç ara vermeyeceğiz. Çok önemli bir bölüme başlayacağız. Geriatrik acille ilgili ve burada çok önemli bir proje açılışta sizinle paylaşacağım. SEFMI projesini yaptık. Bu bölümü yönetmek üzere çok değerli
hocalarımız ta Meksika'dan bizlere katıldı. Zaten acil ailemizin bir üyesi gibi. Sayın Jesus, biraz isimler şey oluyor değil mi? Bir dakika. Sayın Jesus Daniel Lopez. Doğru değil mi? Evet ve Tapia. Evet Tapia. Jesus Daniel Lopez Tapia'yı buraya çağırıyorum ve Mustafa Kişaplı hocamızı buraya çağırıyorum. Good afternoon. Thank you very much, Dr. Bashar. It's really for me a great honor to be here with you. I think, and I am sure, this is the most important conference in the world. Thank you. I was in many conferences around the world. Definitely, it is the most important. Congratulations. Herkese merhaba. Ben Türkçe başlayayım istedim. Karar veremedim bir an. All of you welcome. In this section, we will start with the geriatric emergency medicine. So, first of all, this is, as you know, all of the people is going to getting age. So, we are all getting elder. So, this is so important session also for our Congress. First of all, I wish you the best after the COVID situation we are here. This is so important also. So at this combination with this COVID-19 and geriatric patient, important point of ER management, Mr. Srinath Kumar, please to the stage. Yes. Dr. Srinath Kumar is of the group head in emergency services, and is the treasurer in IFEM, and academic chair in SEMI and MBA. Good evening, everybody. It's always a pleasure to be in Turkey. And as my other senior speakers told, and my colleagues were telling, that this has become a second home for all the other nationals. Since 2015, we are here, and the hospitality is great, and the people who are involved in all the conferences right from 2015 till date, year by year, Professor Bashar has grown as the tallest leader of emergency medicine in the world. I should tell that because a lot of countries have been involved, and they've given a lot of expertise to you all, and they bring in a lot of scientific fiesta material to you. So today, I'll be speaking about COVID and geriatrics, which is very, very near to our heart, and we have seen so many patients dying because of COVID in our country and elsewhere in the world also. So it has begun, we all know where it started and where it is ending, and over the next few slides, you're going to see why it has been very important as a geriatric patients to be with the poor outcomes. So by now, we all know that there is more than 21.9 crore people who are being affected with COVID, and globally there were 45.5 lakhs patients who died because of COVID. So you see the earliest data which had come in February 11, 2020. That is, you can see there how many patients were dying because of COVID, and regarding the fatality, you can see it again, it is 80 plus years. And if you take the whole population 60 plus and more, you can see that the total deaths were mainly in the elderly age group. And in India, when it was started itself, we came to know that most of the mortality was in the elderly age group. So initially, we know how to look into the patients and what are the things we have to do. And we were discussing in the emergency and triaging the patients accordingly based upon the mild, moderate, and severe symptoms and where they have to go for the critical care. And when it came to the geriatric population, again, the number of comorbidities, we know that it is more in case of the elderly population, and accordingly the death was also high in case of elderly patients.
And if you see the COVID-19 hospitalization and deaths by age, it's clearly, again, you can see that as it increases, you can see that 0 to 4 years, it is 4 times lesser. When it goes to 65 plus years, if you put all together, you can see that nearly 20 times more the patients were dying because of their comorbidities alone. So what was the most important thing? We as emergency physicians are the most important bridge between the patient and into the admission into the hospital. When you triage the patient on the right way in the emergency department itself, you're going to give the best care for the patients. So as per the CDC, when you see there, out of 10 deaths they have seen, there are 10 patients who are dying in the hospital. Out of that, 8 were belonging to the elderly age group, which is again alarming for everybody. And even in age distribution, if you see in India also, it was correlating with it. And then the hospitalization requirement and the comorbidities and the death ratio were again, when you see the whole data, it was reflecting again on the elderly age group. So why it is implicated? Because mainly we know the changes in the airway. In the geriatric age group, we know that there is a changes in the airway. And when the elders get affected and the airway is getting compromised, and there itself, you're going to lose them. So in the next slides, you are going to see how we are going to manage these patients in the emergency. That is what. And comorbidities, you can see hypertension and diabetes. 1 in every 5 people is an hypertensive or a diabetes. Accordingly, the death was also very common with them. So when the patients with the geriatric age group presenting with comorbidities, especially 1 or 2 comorbidities itself, was increasing the mortality and the morbidity of the patients. So, and the immune reaction, we know that all these people usually take the influenza flu vaccine at this particular age group, and there was a notion that, okay, influenza virus vaccine is taken, the elderly people will not get affected. That was not true. And it showed that they are not been spared even if they take the influenza vaccine. And these were the risk factors and the pathogenic factors, mechanisms which are underlying, especially why this particular slide will explain you why the geriatric age group was having a higher mortality, especially because of the cytokine storm which was happening. And again, this another slide which shows you with every morbidity and comorbidities present with the elderly age group, it was adding up by 2 times, 3 times, and 4 times. That is the reason why it was important for us in the emergency department to look into them. And then you can see again the age distribution and the deaths. You can see there 50 plus age group. You see there it is almost 27.3% was the total deaths. If you take 100 patients who visit the emergency or the hospital with the COVID-19, and you see there it is 27% of them who died because of COVID in the age group. And if you see in early data itself in my country, in India, so you see by that male population was more affected and more deaths were very common than the female population. And again, the localization of the ACE inhibitors, which was also again shown that it was indicated and it was implicated in the death of the elderly age group. And again, this slide shows you the gender distribution as of 14th October 2021 in Indian ICMR data. That is what we take care of. And you see that the male population was 60%, and it is almost 16 crores which was getting involved, whereas the female population, it was only the 10 lakh people who are getting. And clinical presentation is very important as well as in the geriatric age group. You have to see that. And they commonly present still with the respiratory systems than the other comorbidities wherein you see in a younger age group population. And among the elderly population, when a patient is telling that I used to get calls because I was one of the nodal officers for one of the largest chain of hospitals, where we saw about 25,000 to 30,000 patients totally, and we used to get about 800 to 900 patients who are coming daily on a daily visits to get checked whether they have COVID or 19. And then we looked into why this is again important, why the disease is prevailing in seniors. There was this was done in all the major capital cities of the country, and you can see that it is mainly because of the lockdown which made more trouble for them than the youngsters, because they could not contact anybody, they could not speak to anybody. So how better we did in our country was the COVID care centers which came out, especially for the geriatric age group population. We created them.
we set the norms to them and said that, okay, these are the people whom we have to admit and take care of them, but remotely monitoring, which my next speaker will be telling about how remotely monitoring was helpful for the COVID-19 patients. So then we had a dedicated entry for both young patients and elderly patients, because we felt that triaging is important in the elderly patients, even though they present with a lower amount of saturation, say 85, 86%, that was very bad for them. Whereas in a youngster, if they go down to 80% also, they were not showing that much of an outcome difference. And then we set up our own protocols. So we started writing the protocol right in the first stage itself, before the first phase of the COVID-19 itself. So this helped us how you are going to triage the patients, where you are going to triage the patients, and what best we have to see. And then we started looking into the mild, moderate, and severe symptoms based on the lab findings which we had within the patient coming into the emergency department. And then we treated them accordingly, and we started dedicating a protocol for each and every kind of a patient who gets into the emergency department, whether they require steroids, whether they require oxygen, because in the second wave it was hit very badly for my country, especially during the April, May, June. There was lack of oxygen. So initially in the first phase, we used to give oxygen abundantly and in high flow oxygen, 60 liters per minute, 70 liters per minute. Then what we did, we did better in the second wave. We started controlling the use of oxygen. Because of oxygen itself, there was a lot of, fire accidents were too many in the smaller hospitals. So we thought that giving oxygen only is not important. You should give other medications also. And then the comorbidities and the complications. Based on the comorbidities, we based them, we triaged them, and then we give them the treatment as per the hypertension or diabetes, start them the early protocol, early medications. That is how it helped. And even discharge policy, if you keep the elderly in the hospital for more than 10, 12 days, they were getting very stressed out, and their mental agony was also very bad. So what we did was we used to early discharge them. If the saturations were coming up to 91, 92%, home oxygen was the one which we gave them, and we kept them in the house and monitored them remotely. And documentation was very important in the emergency, because we were seeing about 200 to 250 patients a day in the emergency itself. And this is apart from the non-COVID patients. We had to take care of the non-COVID as well as the COVID patients. So this made our life more harmful. So what we did was we developed a standardized documentation policy wherein anybody, even an MBBS, not required to be an emergency physician, just an MBBS student can get into the hospital. He can also follow. We were making him write simple case sheets, and so that we know where this patient has to go. So we all know that the respiratory system, initial phase, we started using the transparent boxes, all those things. Then there was a change. This was not required. So we changed the whole system. So we started using directly the PPE, started intubating them without any kind of a protection. Then the cardiac arrest protocols, which was very important. We could not follow the regular cardiac arrest protocols. We cannot give mouth-to-mouth respirations. We have to keep training the other people who are coming into the emergency department. So how better we change the protocols? So this is how we made a change and taught them. Everybody thought that chest X-ray is not important. CT scan is important. No. Chest X-ray still stood an important phase, and you can see here a 72 years old female who presented to emergency department. We cannot move them to CT scan because the saturations were for 50%, 60%. We have to intubate them, shift them. It's a very high risk. So still chest X-ray stood live, and we could diagnose the patients with the thing. And especially with the point of care ultrasound mission, which we all follow in the emergency department, it became a very handy tool. And the GE people gave good number of ultrasound missions to us, and we saw that how we can diagnose these patients, get into the B lines, and then wrote a protocol for it. So the patients who coming into emergency department need not undergo the regular CT scan facility until and unless it is required. You do the focus, you see to them, and then transfer the patients. So again, in the same way, we wrote the protocol for the critical care services, when the patient has to be intubated, when the patient has to be extubated, and how the patient has to be sent out to the home. Lastly, vaccination. That was a miracle thing which happened all over the world, and that saved a lot of lives, especially in the second wave.
Because during the first wave, after that when the vaccine came, we were all targeting about the geriatric population. But how better we did was because the geriatric population was not able to come to the hospitals. So we started something called as vaccination of wheels. This whole thing became a big one in our country, and even the health ministry started adopting it, and they said that this is the best practice which has happened, and they even awarded us that such a protocol which we changed it and we made it look into how easily. This was one of our chief minister who was inaugurating it, and he said he himself utilized the services going into the remote area, giving the vaccination for the geriatric age group. So that is how we could make it totally a different one, and we could reduce the mortality. If you see the overall mortality in the country, it was standing still 3 or 4%, but the 3 or 4% was still high for us. And when you see there was a geriatric population which was having a high number of death in the first wave, which changed in the second wave. So teamwork, there is no change. You should have a teamwork either in your emergency or outside the emergency. Teamwork is the best one. Have the core team with you and practice accordingly. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Srinath. If you want, we can have the questions at the end of the session, okay? And then Professor Danikar Alimov. He is director from the National Center of Emergency Medicine in Uzbekistan. Good evening, dear colleagues. First one, I want to say for organization for this conference, it's very good, and we are happy to be here with our colleagues from Uzbekistan. Let me introduce today presentation about telemedicine and innovative practice in geriatric patients management in emergency room. Recent studies have shown a progressive increase in emergency visits, which is much more noticeable in the elderly population. In fact, some studies mention that up to 25% of all emergency visits correspond to elderly patients. In general, they spend more than 15% of all consultations and almost 50% of all admissions to intensive care units. Therefore, some authors mention that the emergency units are aging. In the United States, the Center for Disease Control and Prevention reports that there was an increase in the absolute number of visits to the emergency department, with a group of people over 65 years of age who had the highest frequency of visits. Elderly patients are 4 to 6 times more likely to be admitted to an emergency unit than a non-elderly patient. When the coronavirus disease pandemic was declared in emergency in the whole world in March 2020, emergency departments anticipated or directly experienced a surge of COVID patients. Most of them were elderly patients in the different conditions. At the same time, the number of hospital visits by non-COVID ages patients didn't decrease at all. To manage the surge, it has to be setting up alternative sites for triage and testing, configuring waiting rooms to promote social distancing, changing staffing models, and implementing rapid cleaning and disinfection procedures. While many of the strategies have been part of the disaster response playbook for decades, the use of telecommunication technology to support care delivered at a distance emerged as a leading strategy for the first time. Most commonly, this was in the form
or telecommunication in the which remotely located specialists like infections, neurologists, and pediatrics consults on the case in the emergency department. It has brought the opportunity in timely manner to identify specific comorbidities of the chronic disease, which are almost always presented in the elderly COVID patients, keeping safe as specialists through distance. Even after significant decreases of COVID patients in the condition of our emergency hospital in Tashkent, Republic of Uzbekistan, will still use the facilities that telemedicine can provide. Every day, our institute care unit specialists communicate with the foreign specialists, for example, Germany Clinic Center, Charité, where in touch telehealth device, as they have more experience and data in the geriatric patients management. They share their experience with us and give the recommendation for the further tactics of patient treatment. All this is in the real time beside the bed of the patient. Also being the central head emergency department for the whole Republic, we are responsible for every branch's hospital around the country. At the same time, our specialists provide the remote help in any emergency case day and night, since most of the patients are elderly people due to the frequently cannot reach the central emergency department. In the latest systematic review that has published in the September 2021, authors reveal that telemedicine enhances emergency care, therapeutic decision making, and improves diagnostic accurately. The reduced costs, specificity telemedicine has its most significant impact on length of stay, access to specialized care, cost savings, and patient satisfaction. However, there was a relative lack of randomized control trials, and more studies are needed to substantiate its impact of morbidity and mortality. Innovate practice in geriatric management, its ADEPT tool, frail score, and comprehensive geriatric assessment. Delirium is a common syndrome affecting many elderly patients, not only admitted into acute medical wards, but also in the community. The syndrome is delirium can be defined as acute brain failure associated with automatic dysfunction, motor dysfunction, and homeostatic failure. It is a complex and often multifactorial and hence continues to be underdiagnosed and poorly managed. Even then, detected early and managed, delirium can lead to significant mortality and morbidity in frail elderly patients. Adverse outcomes can include the following: prolonged hospital stay, increased mortality whilst in hospital in the months following discharge, increased risk of developing complications such as hospital current infection, pressure ulcer, and falls, poor physical and cognitive recovery at 6 and 11 months, increased risk of placement in the residential home. ADEPT tool for geriatric patients with a delirium. Previous data have highlighted the under-recording and under-treatment of delirium in geriatric patients. They created this tool, and a cohort of Fijian geriatric experts performed a literature review and identified 5 points interested in the realm and geriatric delirium, creating the ADEPT tool. The access, diagnose, evaluate, prevent, and treat in an attempt to remind physicians about the high risk of untreated delirium and offer guidance of management for both the symptoms and the underlying causes.
Predisposing factors, it's microvascular changes, altered body composition, oxidative stress, neuroendocrine dysfunctions, and neuroanatomical abnormalities. Acute stresses, delirium, impaired neurovascular coping, hypoxia, hypoglycemia, and physical and physiological stress, and neurosystemic alternatives and medications, which includes for detecting health. It's a poor health-related outcomes, disability, hospitalization, and last one is death. Frail score for geriatric patients, appropriate assessment of patients' frailty may help predict the length of stay if admitted to the hospital and determine which patients are most likely to require placement in a skilled nursing facility and the time of discharge. Comprehensive geriatric assessment is defined as a multi-dimensional interdisciplinary diagnosis process for determining the medical, physiological, and functional capabilities of an older person in order to develop a coordinated and integrated plan for treatment and long-term follow-up. Comprehensive geriatric assessment improves outcomes for older people in various settings, including reduced mortality of deterioration, improved cognition, improved quality of life, reduced length of stay, reduced rates of long-term care use, and reduced costs. The principles of comprehensive geriatric assessment include identified problems across health and social care domains, establish priorities, individuals management, interference, and follow-up and review. And for conclusion, innovate, practice, and technologies offer encouraging promise for the provision of essential health care services for older people worldwide. However, the extent of this service appears to be currently limited in low and low middle income countries, and many of them have lack of evidence basis. Studying and optimizing the services that can be accessed by older people requires greater government investment and active engagement by broader participation of older people, the caregivers, physicians, and other health care providers, technologies experts, and health managers. Thank you for attention. This is the third speaker is Dr. Hikmet Anvarov, Deputy Director of Center of Emergency Medicine, Tashkent, Uzbekistan. Yes, please. Herkese merhaba. Dear Chairman, it's a great honor for me to stay here before you. So, the literature update, it's quite a tough issue to bring here within short 10 or 15 minutes, and we try to do our best just to overview it the last maybe 2 or 3 years. And if the some publishing wouldn't be sound here, it doesn't matter. It doesn't mean that it's not significant. It means that we are lazy to find it. So this is my disclaimer. So trying, while preparing this presentation, I found the 2 significant publishing in the American Journal of Emergency Medicine. So the 2 authors, Dania Huja and Nicole Simina-Fialos, they especially reviewed this topic in 2019 and 2020, the geriatric emergency literature in 2019 and geriatric emergency literature 2020, COVID and beyond. Of course, the new topic, the COVID-19, makes its own changes in this topic.
So below are selected articles from these 2 years that changing our practice and highlighting the trajectory of the future endeavors in geriatric emergency care. So just to highlight the main streams, main trends in these 2 years for geriatric, I would say the COVID-19 caused worse outcomes in older adults, of course. The modified Pro-H score can provide an estimated outcome prognosis. As it has been sounded here, delirium is a common presentation of COVID-19 in elderly and may be primary presentation. Family presence is an integral part of reducing delirium in the ER and should be encouraged. Radiological occult hip fractures are common and may be missed in the hip CT. And certain injury patterns are specific to elderly abuse, such as maxillofacial, dental, or neck injuries, especially in the absence of lower extremity injuries. And conclusion that acute coronary syndrome is rare in elderly adults with non-specific complaints, and that the patients with elevated troponin do not have acute coronary syndromes. Parenteral using of non-steroidal anti-inflammatory drugs may be safe to use in relatively healthy elderly adults with low prevalence of comorbidities. Frail patients are at the higher risk of bad outcomes and may benefit from early identification and tailored discharge planning. Arranging primary care or specialist follow-up for older people within 10-12 days of ED discharge decrease ED recidivism. And addressing the physical needs of elderly people, decreasing wait times and improving the communication may improve the elderly patient's ED experience. And of course, data is currently insufficient. So talking about the COVID-19, the previous speakers, I think they highlighted very well them. So I founded this article by Alberti, Kovinsky, and others, a fuller picture of COVID-19 prognosis, the added value of vulnerability measures to predict mortality in hospitalized elder adults. In Journal of Aging, the study also provides the clinicians in ED with a framework to prepare patients and their families for the possible outcomes of hospitalization for COVID-19. Offering patients and their families a reliable approach to prognostication and the onset of illness may help facilitate end-of-life conversation, plan for likely need of skilled nursing facility, placement after the hospital discharge, and outline realistic expectation for the outcome of their hospitalization. Also, delirium, again, it's stressed that delirium is frequent presentation of COVID-19 in elderly adults in the ED. It can be start as a first manifestation, either as a primary symptom or part of the atypical COVID-19 presentation. These data highlights the importance of delirium screening now than ever, reiterating the Geriatric Emergency Department guidelines recommendation. This increased frequency of delirium in elder adults with COVID-19, which is higher than will be expected in the general geriatric ED population, in line with regular neuropsychiatric manifestation in the general COVID-19 adult population. So this is quite interesting article by Deng and Chow and others, non-pharmacological interventions to reduce the incidence and duration of delirium in critical ill patients. Systematic review and network and meta-analysis founded in Journal of Critical Care. So this study provides additional support to emphasize the family-centered care that is integral to geriatric ED. The needs of advocate for family presence is now more than important than ever. Excluding caregivers of patients at high risk for delirium from visitor restriction policies has been followed. Hip fractures. So the Haj Mirzayan and others in the Journal of Radiology highlights the advanced imaging should be strongly considered in patients with apparent isolated greater trochanter fractures, given the high rate of fracture extension into the intertrochanteric region and coexistence of a surgical fracture. Non-specific presentations, also the group of authors, Wang and others,
in the article, testing and coronary syndrome in geriatric patients with non-specific complaints, our testing in academic emergency medicine highlights that understanding of the true of harm of obtaining of troponin level in elderly adults with non-specific presentations and subsequently chasing the result will require discerning whether the sole purpose of the admission was to investigate the troponin elevation, even patients would have admitted anyway for another cause. Is admission to the hospital in elder adults is associated with a functional decline and mortality. Despite these limitations, this study should make us reconsider ordering troponin in elder adults with non-specific presentation and seriously consider non-ACS causes for troponin elevation in them. Pain management also highlighted in the article by Anderson and others in the American Journal of Emergency Medicine in June 2019. And simply stated, parenteral ketorolac may be safe to these kind of patients in relatively healthy elder adults with low prevalence of the comorbidities, specifically those who are well enough to be discharged. Frailty, and again frailty for adults, I think this is one of the main issues. So Lewis and others in the article named which frailty scale for patient admitted in the emergency department cohort study in archives of gerontology geriatry in 2019 highlights that importance of frailty screening, but also appreciate the difficulty in dedicating time to screening in a busy emergency department. And they're offering the clinical frailty scale, which is presented on the slide. And I think most close for us is geriatric emergency department, highlighted in the article by Megidson and others, prompt outpatient care for elder adults discharged from the emergency department, reduce recidivism from Western Journal of Emergency Medicine, October 2020. So demonstrate that more than 20%, 1/5 of elder adults discharged from ED will have a repeat visit to the ED within 1 month. Elder patients, those with more comorbidities and those with a lower socioeconomic status, were the most likely to return back to the ED for a repeat visit within 3 months. If patients were able to see a primary care practitioner or specialist within 1 month following their ED visit, they had a decreased ED recidivism rate, more so if within 10-12 days of discharge. So delayed follow-up visits did not affect the recidivism rate, and authors speculate the further improvement of the transitional care after ED discharge may be accomplished by standardizing the communication between ED and outpatient practitioners. Elderly abuse is highlighted in the article by Rosen and others, identifying injury patterns associated with a physician elder abuse, analysis of legally adjudicated cases in Annals of Emergency Medicine. So investigators determined that physical abuse victims were more likely to have bruising and injuries of the maxillofacial, dental or neck region, especially in the left cheek, left face and ears for righties. Neck injuries specifically should trigger physicians to think of abuse as a mechanism for injury, especially as the neck is typically protected during a fall. Victims of maltreatment were less likely to have any fractures or lower extremity. Also, I would like just to share with you some fragments of this document, which is not a brand new, it's dated by 2014, but nevertheless, this is a geriatric emergency department guidelines. I think most of you are quite familiar with that. So the document is a product of 2 years of consensus-based work that includes representatives from a lot of very distinguished societies. And they provide this, I would say, universal scheme
of the algorithm of the elderly patient in ED. Also, this document, Disaster Preparedness for Seniors, a comprehensive guide for healthcare professionals made by Springer Publishers, outlines specific disaster scenarios for homebound, community, hospitalized, long-term care, homeless, and aged veteran. Just browsing some European journals, we found that they mostly focused on the quality issues. So the Schuster and others in Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, in 2020, they highlighted in the article quality indicators for geriatric emergency care and evidence-based Delphi consensus approach to improve the care of geriatric patients in the emergency department. This quite, I would say, unique and original algorithm how to provide the quality issues in elderly people. And they provide their questionnaire, which they consider as a gold standard to measure, benchmark, and improve emergency care. So they call it GERI-QED. Questionnaire should be focused on a clinical experience and research-based recommendation and describe the first time a standard for geriatric emergency care in Germany. So this questionnaire should be implemented by authors as a standard, minimal standard in geriatric emergency care. One more paper dedicated to quality issues in elderly emergency by Mujard and others from the Geriatric Emergency Medicine. They present a top of 10 high priority research questions for European research agenda for geriatric emergency medicine. The list of research questions may serve as a guideline for researchers, policymakers, and funding bodies in prioritizing future research projects. Thank you for your attention. Thank you very much. If is any question, please. If it's in Turkish, please help me with the translation. Thank you very much, dear Chair, and thank you very much to Dr. Sirinat Daylan and Dr. Hikmet for the nice presentation. My aim is just to have an addition about the comment, and I will do some recommendation if you give permission me. What? It's for Dr. Sirinat? No. I just want to have some addition and recommendation about this issue. No, no recommendation. Let me repeat it again. I do not have a question. I just want to have some addition and recommendation about this issue. Thank you very much. Since 20 years, when I am looking from the windows of the emergency medicine, emergency medicine rooms, and emergency training, I saw that even though the world is dealing with a great disaster, it is COVID since 2 years. This is a war, and everybody is struggling with this war. I think we have another big disaster. What is that? This is the adults. How can we deal with our adults? Because in this century, in the advanced country, the advancing country, they have facility and they have chance to have their adults for their survival. But when we look at the situation, we see that the development countries, they achieved very good points. What is that? It is that they decrease the mortality of the obstetrics patient and the newborn. This is a good point that should be appreciated by everybody. We do it. But now they face a new problem. It is the adult and their serve. Because when we look at it from the emergency, we see that their cost is very high. Their stay in hospital is very high in intensive care units. And the state emergency department is really very high.
and their restriction to the treatment is a big problem. And they they have many complications of the treatment also, and they also have very high mortality and morbidity. The emergency department is a problem for us and also for them, because nobody want to host them. Nobody want to get this patient to their clinics. So they stay in the emergency department for a long time. So they struggle with the staffs, with the care. So what do we need for this patient? I think we need a new mentality. The authority needs change their mentality for the adults. They need new construction of hospitals. They need to construct new hospital for the adults. How to care this patient, suitable places, and also when they care, they take their care in hospital. They need to transfer to new institution. Think they will be immobilized, and also we need a mentality to increase how we care their patient in their home. So one recommend for the drug company is that please work too much to produce new drugs and posology and new doses for this group. And especially I have a recommend for my colleague, young colleague, because Dr. Kumar, me and Dr. Mustafa, we are adults, and the others are youngs. If you want to work on a new area, this is the adults. If we have chance to do it. Thank you very much. Thank you. Dr. Behçet, I'll thank you very much for your recommendation, all of us. A few minutes later, in the beginning of the ceremony, I will represent a Turkish first geriatric emergency medicines project. So I agree with you. This is so important issue. All of us, we are going to getting ages. So this is a kind of war, as you mentioned also. Thank you very much for your support. Thank you. Is any question or any comment? It's okay, maybe we can finish. Yeah, we can finish. No question. Yes. Okay, we are closing this issue. Thank you very much for your participation. Thank you. Morning. Thank you, Eric, for this brief introduction. Thank you to all the attendees to be here in this room in this early session, and thank you for those who are connected online. Today we are really pleased to have two presenters online. The first one is going to be presented by Eric Review. So please, Eric. So we'll start with the colleagues on Zoom first, sorry, because they are online. And so we'll have a colleague from China, Africa, and then our speakers. Sorry, we just don't want to have not technical problems. Okay, so it's a pleasure to introduce from China, Dr. Wang Zong. Can you hear us, Dr. Zong? Yes. Yes, I can hear clearly. Okay. Yes, can you hear me? Yes, we can hear you. Please go on. Okay, good morning, everyone.
Professor Wang Zheng, can you hear me? Yes, I can. Yes, I can hear you. You can start, please. We can hear. Pardon me? We can hear. You can start if you are ready. Oh, I'm sorry. I do not have a presentation. Miss Wei Jie will in charge of on behalf of the China to have something to share with you. Okay. Yes. Okay. Go on, please. You can speak now. Okay, 魏老师。Hi. Hi. Hi, Wei. Welcome to the meeting. Hi, wait. Luis? Yep. We can see you. Okay, can you hear me? Can you hear me? We are waiting. Hear me? We are waiting for your presentation, Wei. Oh, okay. Okay, I'm in another meeting room. I just want to find some place to speak with you. Just a moment. Maybe here is better. Okay. Okay, maybe here is better to speak with all of you. And according to my President Dr. Wang Zhong, I will see something about COVID-19 in China and about Chinese Emergency Medicine Society. How do we do right now? And actually here in China, we don't have what you called maybe the native cases here, only a few, sometimes from here, sometimes from that place. And we have some cases from outside of China. So what we are doing now is just to keep them alert and do some choose. And we have I once spoke with Luis. We have a special clinic called Fever Clinic, and the Fever Clinic is just in the front of triage of emergency department. Would we call it the pre-triage system, and this system could protect the emergency department to keep the fever patient outside of emergency department. So in this, we do think we are more safe this time, better than something happened before during the 2019 and 2020. This is the situation right here. And we should do our best to balance the common cases and some We have some technical problems with our Chinese colleagues. We will try to solve them. I'm so sorry. I'm so sorry for the line because the connection is not so good. Can you hear me, please? Yes, you are online. Okay, okay. I just find a place. Maybe the situation is better. So this is what we are doing now.
Okay. Thank you, Wei. Anything more to report from your side? No, I think, I think maybe for me it's okay, and I just want to know if my president has some idea or has some speeches to give. Wang 教授. Good. Yeah, I'm here. I can hear. Thank you for all of you. Because I am located in Beijing, and Beijing have not more patients here. So we do not do more work about the COVID-19. We just do some prevention and to limit the spread rate of the disease. Why I choose Miss Wei to share the experience with you, because they did a lot of work. But right now, all of China have not a few patients. We just some patients come from abroad. So our work right now is to do my best to prevent the patients and prevent the spread rate. We do give all of the people injection of the vaccine. Right now, we have finished about 16 billion, right, 60 billion injection about all over the China, yeah. So that's I want to share to you, and I'd like to listen to other experts to share, and then we can discuss about the things. Thank you. Thank you, Dr. Wong. Thank you for your ideas, and thank you, Dr. Wei, for your presentation. We are going to move forward. If you are going to be online, please keep attention to the next presentations. Next speaker, Roger. We are going to try to connect with South Africa and see if Dr. Roger Dixon is online. Good morning, Lewis. Good morning, Eric, and good morning, everybody in the room and online. I am saying very good morning on a bright and sunny spring day in Cape Town. Thank you, Roger. We can hear you clear, so whenever you want, your floor is yours. Well, thank you very much. It is a pleasure to be involved in the EPAD conference once again, and it's also fantastic to hear such familiar voices and see familiar faces on the screen, and it really is an absolute pleasure. It really goes to show that although the globe is huge, it is very small when it comes to sharing information and for being able to draw on each other's experiences and knowledge. And so it doesn't matter if you're sitting in Antalya or on the southern tip of the African continent, we are able to share knowledge and experiences, and that is how we are able to progress our discipline. This is my hometown. My hospital sits in the middle of the waterfront in Cape Town. And we have been one of the designated COVID-19 hospitals for the province and have been actively involved in its management. Although I'm not in Antalya at the moment, I have been watching the activities from afar, and it's really great to see familiar faces having a great time. And please know that I am there in spirit. It gives me great pleasure to be able to present some of the background regarding the COVID-19 epidemic in South Africa, and the approaches taken in ensuring that we are able to provide the best possible care, though it has been challenging at times. For this presentation, I have nothing to declare other than the fact that I'm an emergency physician
and I come with the requisite warnings. I think, like the rest of the world, we watched the emergence of the, at the time, unknown respiratory pathogen that later became known as SARS-CoV-2. And I think what started to become apparent as it developed in Wuhan and then spread into Europe and the Americas was the high number of fatalities that seemed to be associated with it. And I don't know about you, but that got me really, really worried. Knowing that the health infrastructure on the African continent is often less than ideal, is looking at how we were going to be able to provide care that seemingly first world countries were struggling with. And it came down to caseloads and resource requirements that these cases seem to need. So I told myself, no problem, just keep calm and we'll maybe not that calm, but we would need to watch and see and plan. And as we always do when we're emergency physicians facing a challenge, we just make a plan. So we first heard about the virus emergence in November 2019, but it was only a few months later, and that was in March of 2020, when we saw the first case being documented in South Africa. And all of the original cases were imported from abroad by travelers, and these were both by local nationals who had traveled abroad and had come back, or by foreign tourists who had traveled in from areas. And it seems that whilst it is not that long ago, we are looking at just over 18 months ago, so much has happened between March 2020 and October 2021. This virus has affected every country on the globe and has had significant impact. And looking at the Worldometer stats last night, looking just over 240 million cases with nearly 5 million deaths associated with it. If we look at the international spread of cases, we can see that they have followed in waves, and we've seen a similar pattern here in South Africa. So if I look at the COVID response in South Africa, just to give you an update as to where we stand, we currently have a total just shy of 3 million documented cases, with about 90,000 deaths. These have appeared in 3 very distinct waves. Initially starting with the first case in March of 2020, the peak of the first wave being in August of last year, the peak of the second wave being in January of this year, and we have just passed the peak of the third wave at the end of July of this year and have just officially exited the third wave. What has been noted, though, is the variant dominance for the various waves. We saw that the first wave was a mixed variant. There was no particular variant that dominated. The second wave was the so-called beta variant, which was initially described in South Africa and has since spread across the globe. And then the third wave was dominated by the so-called Delta variant. And what we have seen with these 3 waves is that each successive wave has produced higher numbers of patients and has an increased duration of wave. And this has certainly put strain onto the healthcare facilities and in particular, the healthcare workers that are dealing with it. The updated numbers from this morning show that in the past 24 hours, we had 942 new cases diagnosed and documented in the country.
bringing our cumulative numbers up to just less than 3 million. We do see a gender preference in that there are more women that have been documented to have COVID-19 than men. And if we look at the age groups from a case numbers perspective, they predominate in the middle age groups, which is understandable in that they tend to be the more out and about individuals engaged in commerce, engaged in schooling, whereas the other age groups tend to have been protected either by social distancing or by early vaccinations. The initial response from our government, and this was back in March of 2020, was to institute the infamous lockdowns. And our country put into place adjusted alert levels, and this was determined by the number of case numbers, and from that, the number of hospital admissions that were anticipated. And it raised from alert level 5, which was complete lockdown. Only essential workers were allowed to leave their homes. And it included things like alcohol and cigarette bans for that period. And that alert level lasted for a period of 6 weeks. We've then seen, as we've moved through the different waves, variations between level 1 and level 4, and these are adjusted according to the current case numbers and the anticipated pressure on hospitals. There has been an attempt to achieve balance, understanding that we cannot be in lockdown forever. You cannot hide from a virus, and whilst we are trying to protect lives, we also need to be able to protect livelihoods. And that really has been the buzz phrase from our state president, was to the objectives being to protect lives and to protect livelihoods. The initial messaging was fairly simplistic and really came down to maintaining good hygiene with appropriate hand care and hand washing, social distancing, and the use of face masks. And this was really the mainstay of the initial response, which initially was met with enthusiasm by the population. But as we've progressed over the last 18 months, we have seen a degree of pandemic fatigue, where people are tired of wearing masks, where people are tired of distancing from their friends and families. And so there's often been some conflict between these basic ideals of prevention of pandemic spread and the ability in order to achieve them. Unfortunately, though, even with these activities and with the initial preparations that the hospitals faced, the facilities and healthcare workers soon became overwhelmed. And we started seeing increased numbers of hospital admissions, pressure on intensive care beds to the point that it was more likely that you would not get an intensive care bed even if you needed it. And with that, we saw an increase in the number of fatalities. What followed on was in several major centers, saw the establishment of field hospitals. And the field hospitals were set up in mainly conference centers, the largest one being in the Cape Town International Conference Center, which had 1,400 beds. And the field hospitals were designed to act as step-down facilities from the main hospitals. So patients that required care, required oxygen, but were not requiring any of the intensive modalities were stepped down to the field hospitals and then discharged from there. And they functioned incredibly well. Whilst not all of them have been maintained for the duration of the pandemic,
some are certainly in operation as we speak. What has become clear is that the only way to fight a virus is not to hide from it, but to protect oneself against it. And so we were watching the developments with regards the vaccines internationally, and it became very apparent that that was the route that we needed to go as a country. Seemingly in conflict with the concept of social distancing, there were numerous social protests with regards to our population demanding early access to the vaccine. South Africa is not unique on the African continent, and the selection of the various vaccines needed to be done carefully, not only from a pricing perspective and an access to the vaccine perspective, but also looking at the ability to store it and also looking at the number of doses that would be required. And this is particularly true considering a lot of the very rural areas that are apparent on the African continent, and especially in South Africa, where access to the vaccine would be a problem, and access to vaccines that required supranormal chilling would pose a logistical nightmare. And so after much discussion amongst the scientific community within South Africa, it was decided to go with two of the available vaccines, the first being the Johnson & Johnson vaccine as a single dose vaccine. It was also more stable at commercially available refrigeration. The second was the Pfizer vaccine, or the two-dose regimen. And initially, there was a phased rollout of the vaccines. So initially, it was rolled out to healthcare workers. The initial healthcare worker rollout was still under one of the utilization studies, the so-called Sisonke trial. So the healthcare workers in the country were vaccinated with the Johnson & Johnson single-dose regime way back as early as February of this year. Initial stocks were difficult to obtain, and as can be seen on this slide, it was really only in June that we started seeing the exponential increase in the number of vaccine doses. Now, the aim is to have 60 to 70% of the adult population fully vaccinated by the end of this year. We are currently sitting at between 40 and 50% of the adult population fully vaccinated at present. And so we still have quite a lot of work to do in that regard. But we have seen a massive increase in the number of vaccines delivered. We do see a provincial variation with regards to the vaccine, and that is we do operate in South Africa on a federalized system within the different provinces. And so there has been variation in the installation of the vaccination programs. Also, there are different populations in various places. And so whilst we do see a Manhattan graph amongst the different provinces, it is not always due to a lack of infrastructure availability, but rather a lack of population in order for that to occur. I mentioned that we have adopted a phased rollout of our vaccinations, and following on from the healthcare workers and the essential workers, we then started with vaccinating those 60 years and above, with in later introducing those for 50 to 59, 35 to 49, and most recently the 18 to 34 age group. And so whilst we do see variations in the
proportions of the population that have been vaccinated in these various groups, it should be understood that the time that these individual groups have had to be vaccinated varies. And so the 18 to 34 groups have only been open for vaccination for the past 6 weeks, whereas the 60 plus years have been open for vaccination from June. And so we are making progress in that regard. I'd say one of the biggest challenges we've had with regards to vaccination comes to quite a vehement anti-vaccination lobby that has emerged within South Africa. And there have been numerous protests regarding what are viewed as sometimes draconian approaches from our national government. And these include the forced isolation, the use of face masks, the curfews that have been in place, the bans on certain substances during these curfews, and it has led to a lot of conflict. And we can see these were two protests that occurred, one outside of one of the large hospitals in Cape Town, which really did a lot of damage to the morale of the healthcare workers working within it. And then others have been protesting in very public areas. And you'll notice that the use of face masks is considered against their human rights. The use of vaccine is considered against their human rights. And it has created a lot of conflict. And I think just to finish up, it has led us to where we have our greatest difficulty at present, and that is with regards to our healthcare workers. They have been through 3 waves now, each wave larger and longer than the one before. They have poured in their heart and soul for protracted periods of time. And not only are they faced with the pain and the death when they are at work, but their usual support structures are not available. And that is due to the things like social distancing, gymnasiums being closed. It has created a great deal of difficulty, and we are seeing a lot of burnout, particularly within our junior staff, though it is apparent across the age spectrum. And it really comes down to the concept of compassion fatigue. We as emergency physicians know everything about hard work. We do it every day. But you get to a point where you feel that you've given every ounce that is within your heart and you have nothing more to give. And I think that's one of the biggest concerns I have at present with regards to the healthcare fraternity in South Africa, is that their tanks of compassion are running on empty. And with our vaccination drives sitting where they are, we are almost assured of a 4th wave. And it is going to occur at a time which is usually a time for families, and that is over the Christmas period in South Africa. And so once again, these healthcare workers will be isolated from their families for their own protection. They will be faced with horrible and terrible decisions with regards to allocation of resources. And at the same time, they are being told that what they are doing is against people's human rights. And that does result in a great deal of concern. And it leaves me awake at night, and I think that applies to a lot of the healthcare workers in this country. Where to from here is always a question. It felt that 2020 was the longest year that I've ever lived through, and it seemed to be never ending. But now that we look back, we realize it is gone, and we need to look forward to the future.
and what our new normal is going to be. And that is the question mark. We really don't know. We hope that the vaccines will produce a level of protection that will not only protect healthcare workers, but also protect their access into health, the patient's access into healthcare for other diseases. But we simply don't know. What we do hope is that it is a light at the end of the tunnel and not a train coming in the opposite direction. And with that, I would like to thank you for the opportunity once again to have participated in the EPAD conference and to hear such familiar voices. And finally, I would like to pay tribute to the Grand Master of this conference, Professor Bashir Kanda. And with that, it's my pleasure to hand back to Lewis and to Eric. Thank you very much. Thank you, Roger, for this presentation. Probably there are questions regarding your comments. There is one question from Mehmet. Question is coming, Roger. The microphone is flying. And Good morning. Can you hear me? Good morning. This is Dr. I can hear you clearly. Please go ahead. Okay, Dr. Ajir, welcome. Thank you very much for your nice presentation. This is Dr. Behjit. My question, okay, thank you very much. Especially is for you, but for all the audience. As health staff and provider, we believe that the unique treatment for this disaster is using the vaccination. This is the unique treatment. All other treatments are supportive. We believe that. And we strongly have recommendation for ourselves and our population to have vaccination. The question is that, do you think or do you believe that we did a mistake while we are talking about the benefit of the vaccination, why we could not be able to convince the population to have the vaccination? Because all over the world there is a strong position about this vaccination. Thank you very much. Richard, I am 100% in agreement with you. We've seen this with previous pandemics, and we look at things like smallpox and polio, and the way that those were controlled and eventually eradicated was through immunization and vaccination. I think whilst the scientific community has been very strong in favor of vaccination, its benefits, not only in limiting the spread of the disease, but in particular decreasing the incidence of severe disease, the requirements for hospitalization, and the requirements for intensive care, and by doing so, limits death. The realm of fake news and social media has done a lot of deleterious damage to that very strong message that is coming from the scientific community. And we've seen it certainly within South Africa, and I'm sure across the globe, where self-proclaimed experts, after reading an article on Wikipedia, will sprout nonsense about how the vaccine is going to cause the sprouting of a third ear. And everybody is then frightened that the vaccine is going to give them an extra ear in the middle of their forehead. I think the way to go through this is taking an approach when you're sitting on the back of a donkey of either using the stick or the carrot. So we can try and encourage using the benefits of the carrot, and I would have thought that the benefit of survival is a significant one.
but it doesn't seem to have been shown. And so do we need to have more draconian mechanisms in order to ensure vaccination? And compulsory vaccination is not something that is new. We see compulsory vaccination for many other afflictions across the world. There's been mass debates with regards to whether healthcare workers should have compulsory vaccination, and there's not even clarity in that regard. What our country is trying to do, and it has been since the launch of an electronic health pass, is that they are using that as motivations. So they've reintroduced things like sports matches with some of the professional teams with limited numbers in the stadia, but you do not get access to that stadium unless you are fully vaccinated. And so those are the motivations that are currently being used in order to try and motivate individuals who perhaps would ordinarily be on the fence to actually proceed and get the vaccination. What is encouraging, though, is that if we look at the interest in vaccination, it is highest amongst our youngest population. We're finding it is in the middle age groups of the 30s to 50s that we have the greatest difficulty. The young people are flocking to vaccination centers, and I think it's because they realize that it's the only way that they can get back to a normal life. The final comment in that regard is that I did appreciate the comments of the French president with regards to vaccination and how various entities, the access would be limited if you were not vaccinated. And his comments about it's the time for everybody hiding because a few will not be vaccinated is over. It is time for those who are unvaccinated to hide. And perhaps that is the approach that we are needing to take. I am vaccinated. I was fortunate to be vaccinated in February of this year, so very early on in the vaccination programs in this country. It was after I had had COVID and was quite significantly ill from it. And I certainly don't want to go through it again. Thank you. Thank you, Roger. I am afraid that we have to go on with the program. Thank you for your answer. Roger, can you hear me? Yeah, Roger, we cannot hear you, Roger. Yeah, okay, thank you. The connection is not stable for now. Thank you, Roger. We have to move to the next speaker. And I would like to introduce Dr. Kumar about the situation in Asia. Thank you. Thank you, Roger. Thanks, Eric. Thanks, Lewis. Thank you again. Good morning, everybody. So, you saw Roger and Wang Zhong discussing about the COVID report in their countries. I'm been given a task about speaking about the full Asia continent. And when it comes to Asia alone, we all know that what is the population there and how much it contributes to the whole world. So you can see the Earth's largest population is in Asia, contributing to two major countries, that is China and India. China has 1.4 and India has 1.3 billions. So for full put together, it almost constitutes to about 40% of the population of the world. And then, as of June, 4.5 billion people constitute roughly to 60% of the world's population that's in Asia. So we all know where it started and where it was going through and where it came back.
The only advantage which many countries had was by the time it came back to Asian countries, it was almost 3 to 4 months later on, wherein it gave a time for us to breathe in and look into the composition and how to manage these patients in the countries. So I've just taken all the statistics from the web page as on 8th of October 2021. Since we can't get any data from many of the countries, we have to look into the statistics from the web page alone. So if you see out of the 48 Asian countries, if you take the top 10 countries, my country was the highest. That is 3.36 crores. But if you take per million or per crore population, my country is the lowest because we have 1.3 billion population and we had 3.3 crores of total patients which was being reported as of October 9th. And that constitutes to less than 3% of the patients in the country. So next was the Russia, where they had about 75 millions, and then the Turkey, Iran, Indonesia, Philippines, Malaysia, Iraq, Japan, and Thailand. So, but what made important is when by the time it hit India, that was in March 21st, where the first case was been reported in one of the tiny states in the southernmost part of the country. So then, by then we had the protocols, the Indian Council of Medical Research, which is the highest body in our country, along with the Ministry of Health and major players, because in India, if you take the healthcare providers, it is 80% by the private sector and 20% by the government sector. So they did a major job. They involved all the stakeholders, brought out the protocols, and then they said that this is what is the protocol for the whole country. And then they went into the lockdown on March 21st, so which brought in the number of count to very, very minimal in the first wave, which started from March 21st, though we saw the spike only when the average test positivity rate, which we saw, once it touched to 3%, then it started spiking. The highest peak which we attained was in the month of May and June, which went up to 21%, and it stayed as a plateau for almost a month, and then it started reducing. And most of the Asian countries had only 2 peaks. They didn't have the third peak as it was shown in South Africa or many other continents. Only in few countries in Asia, like Japan, had a third or a fourth wave. But in my country, there was only 2 waves. One was in April, May, and then again it came down by August, September, and by October we were coming down to minimum numbers, and again it started peaking in the month of March. So we saw the next peak again in May, and it came down drastically in the month of June. So if you see the number of deaths again, India was contributing to the highest number of deaths. That was 4,46,000 deaths which occurred as of October month. So again, if you see in the number of population, that was coming down to less than 0.1% of the population. And if you see the total number of patients, that was 3 crores, and 4 lakhs was coming to about 1.3%. And that was because of the robust protocols which was being present. And if you see, as on October 7th, the number of active patients, that was again in Russia, that was the highest number, that was 6,50,000 patients, and Kazakhstan, that is 55,621. And if you see in my country, it is hardly about 20,000 patients as of today. And if you come to total cases per million population, you can see what I was telling is true, wherein India doesn't stand anywhere. That the per million population, you see the Georgia is the highest number of patients, that is 1,57,000, and Turkey has 86,000 per million population. And if you see the tests per million, we have been doing X number of tests, but again, the highest number of tests were done by UAE, that is 85 lakhs per million population. And if you come to Bhutan, it was about 14 lakh tests per million population. So Turkey stands in the 12th place, about 10 million tests. And again, if you see the deaths per million population, you can see that, again, India doesn't stand here in the first top 10, because when you look into top 10 positions per million population, again, it's not there. Again, Georgia is the highest, and Oman
is in the number 10th position. And Turkey stands at 767 per million population. So the solution, as every one of us have said, it is vaccination, vaccination, and only vaccination. So what many countries did was, it started vaccinating the people in December or November itself. So by the time it came to the Middle East, low and middle income countries, it was very late. That was in January. So, but in January, when we started on January 16th, till today, as of today's morning, in India, 95.8 crore people, that is almost looking into 20% of the population of the world has been vaccinated in India alone. This particular robust vaccination is because we have a good networking system, especially there is something called as the ASHA workers or the Anganwadi workers. So they were the one who took the torchbearer, and when it came to polio or any other vaccination strategies, they were the one who helped out rather than the nurses or the doctors, which in the nurses and the doctors were playing a major role in treating the patients in the hospitals rather than giving the vaccinations. So these people went to the land and rural area and started vaccinating. That was very important. That is why you can see that 73.7% of the population in India have been vaccinated. We have 3 vaccines basically. The one is the AstraZeneca. Second one was the one which was indigenously developed in our own country, that was Covaxin, and the third one which was been imported from Russia, that's a Sputnik. All 3 are double dose vaccines, and according to our scientists, they had a leverage of 28 days initially between all the vaccines, and now in the AstraZeneca they made it as 84 days. And believe it or not, the healthcare workers in India, you can see that there are more than 4.5 lakh doctors in India. The number of persons who were succumbed to the illness was 952 doctors by August of this year. That means that because of the vaccination process and the vaccines which all the healthcare providers took, reduced the number of deaths. And again, we saw that those who were vaccinated among all the healthcare providers, that is, let them be the doctors, nurses, or the paramedics, we saw that the patients who came with the vaccinated people, the requirement for ICU and ventilation was very, very low, including the most emergency physicians who were working in the emergency departments. We all know that. And you can see the population which was being vaccinated. Again, Singapore stands highest with 80.8% and Sri Lanka with 54.6%. The only thing is vaccination, we have to keep on telling to everybody, and Turkey stands at 54.1%. And if you see the Asian countries' response, the top 3 countries are the Bhutan, Oman, and Taiwan, and which need to take action of Philippines and Malaysia, where the vaccination and the response system should be robust enough. So what made difference in our country was testing at the initial stage itself. Anybody coming from outside the country were subjected to test, and the quarantine process was a robust one and indigenously prepared, because at that particular moment initially we didn't have the cabins to test. So indigenously the army people in the Indian Army started preparing a lot of things like this and gave it to our country, and that made very safe and made very helpful for making the testing happen. And increasing the testing decreased the number of patients visiting the hospital. And the PPEs, initially we couldn't find any PPEs because most of the import was banned. And then they developed indigenously again, and they looked into and brought in the PPEs which is required and made sure the frontline workers have been given every time. And the number of hours, number of working days, everything was staggered. We had our own hospital protocols. Initially, we said that 7 days you work, 14 days you take off. And then we reduced it from 7 to 7 days. And once they were vaccinated, we saw that the number of staggering hours was reduced. And this motivated all the healthcare workers to participate, to treat the patients, and ensure that they get the highest level of treatment for the patients who come to the emergency department. Because we all know emergency is a front door, and you triage the patient, you give the treatment first, you are going to save the life,
and that is what is very, very important. Social distancing, there is no other thing. We have to follow it. Follow the standardized protocols, which is important for your hospital. Develop it. Some may say remdesivir is important, some may say tocilizumab is important, but you can decide what is important, at which time, when the patient has to be started on oxygen, when the patient has to be put him on high flow oxygen, when the patient has to be put on NIV, when the patient has to be intubated. So the emergency physician is the #1 person who can stand and say that this is what I'm going to follow the protocol and do it at the best, because only later on you're going to shift the patient. And believe it or not, in my own hospital, our hospital was the designated hospital for COVID-19, and every day starting from March till date, we were receiving not less than 300 to 400 patients a day, and most of them were on panic initially. We used to see 400, 500 patients getting tested, about 1,500 patients coming in and wanted to get a test done in the hospital. That was a panicky situation which we saw in. And the whole burden came on emergency physicians and the emergency care providers. So, but we never lost our hope. We saw and we ensured that there was not even one casualty in my hospital from the healthcare providers' perspective. So we took care of them. That is what India did differently, and that is what which many countries took the leave and they looked into how they can reduce. You can see all over the world there were 150,000 healthcare providers who died, but when you see country-wise, it is number which is less. So this is how you have to indigenously process them, construct them, review them whenever time and again is required, and then you have given the best care out of you to the patients who visit. Emergency, I always say that it is not a single man's job. It is always a teamwork. You have your core team with your group and make your protocols, vaccinate them, say to them that vaccination is the most important thing, and ensure that each one is teaching another person to save more lives. That is what is our tagline every time when we go there. Thank you all. Thank you, Dr. Kumar, for this presentation and impressive numbers. Do we have any question in the audience about this situation in Asia? I've got one. Actually, what's the situation today? I mean, for different countries, what's the most threat you think it is now in Asia? I saw the statistics yesterday night. It was not alarming in Asian countries. Like I said, my country had about 19,400 patients as of yesterday night for a population of 1.3 billion. Yeah, thank you again, Sirinat. Thank you very much. Unfortunately, we have to move to the next speaker. Now from Mexico, Jesus Daniel Lopez is coming to report us about the situation in his country. Please, Jesus. Thank you very much for the introduction, Dr. Eric, Dr. Luis. I have 5 minutes, I think, and I will talk about the Latin American experience with COVID-19. And I want to call my talk, why didn't we learn? But not just in Mexico, I think all the countries. Why didn't we learn about COVID-19? When did it all start in Mexico? We had the first case in Mexico in February 28. Somebody 35 years old who traveled to Italy for work. And when he got to Mexico, he was the first case in our country. But in Mexico, we aren't prepared, and Latin American were not prepared for this situation. Why?
Because if you remember, when the pandemic started or began, everybody told it's like a flu. It's not dangerous. The influenza is more dangerous. Don't worry. Because we saw the numbers of Chinese and the mortality was very low. But what happened with Mexico? Sorry? Okay, sorry. What happened with Mexico? Our mortality now is 11, 12%, because as you know, we have a big problem with the obesity, and I'm sure your patients, when the more critical patients are very fat patients, and we have that problem. Our mortality is the biggest in the world, 11, 12%. Some cities, 15% of mortality. It was the first mistake. Trust. The other mistake, I don't know if you remember, we thought the COVID-19 is just in the north of the world, not the south. Why? Because we imagine the BCG vaccine protect the population. And South America and Africa didn't have COVID-19 when the pandemic began. And we thought this kind of vaccine protect our population. It was another mistake. And the other, I don't know if you know the Sentinel program. The Sentinel program is when you get the information about how many cases do you have in your country, and then it's just the 10% of the real cases in your country. If we have one day in Mexico 1,000 of cases, really we had 10,000. But it was similar to the influenza. And as you know, it's not similar. The spread in COVID-19 was more. And then we thought we have maybe 10,000 cases when really we had 20,000, 30,000 cases. It was another mistake. But why didn't all the physicians approve this program? Because is it the same expansion factor for the whole country? No. Rural and urban areas as well? No. How does the expansion factor change in different groups, such as age, work? Which is the expansion factor for the population with comorbidities, like the obesity? Another mistake. South America didn't close the borders. We receive all the time, all the people, until now. And look the culture, this kind of control. This show was in March, after the WHO said we are in pandemic. And it's a big, big show in Mexico. All South America go to this show. It's many singers. I don't know if you had this problem. The people attack the healthcares. And the other problem, Mexico ranks a world first place of disease healthcare workers due to COVID-19. In Mexico, more than 1,320 healthcare workers deceased. This is on September. And in Mexico and the USA, healthcare workers represent 1 of 7 confirmed COVID disease.
the jobless in Mexico. I understand the people need work, but in South America, unfortunately, prefer the economic like the health. Because of that, we had a very problem with pandemic in all South America. And when I begin my talk, I asked, why didn't we learn from other countries? This is my country, Mexico, and we are now in the third peak of the pandemic with Delta. This is Ecuador. I think it's the more affected country in South America. Maybe you saw in the news, in the TV, many people dead in the streets. This is Italy. I saw South America go after Italy, after France, after Spain. We saw the peak in that countries, and then we follow that peak. I don't know why. This is French, Brazil, Mexico, and I have a question. Are you in the fourth peak? Because all the countries are in the third peak, but as you can see, in Turkey, do you have the fourth peak of the pandemic? And now, fortunately, America have more vaccines than other regions. And the vaccination is for all the population. And as you can see, our cases, or active cases, is decreasing. America, as you can see, the first line, there is America, is decreasing the active cases. Thank you for the vaccine. And this is the last one. I can speak about vaccine, treatment, but my principal question is, why didn't we learn? Not just Mexico, all the countries. Why we continue with the pandemic is we have almost 2 years with this problem. Thank you very much. Thank you, Jesus, for updating us about the COVID in your area. Is there any question from the audience to this presenter? I have a short question for you. You have mentioned that the lack of closing of frontiers and the free movement of citizens can be one of the causes. How do you evaluate this? About the frontiers, the borders? My question is, in Europe, we have had a very strict regulations regarding transit of citizens in between countries. You know, all these regulations, at the beginning we were not allowed to move from our town hall, I would say. And you mentioned that you have not established in America these regulations that limits the movement of citizens. It has been a big debate, as with the vaccines, if this is legally implementation that can be done to protect the citizens, or it's going to go against their freedom. So some countries have not been able to establish these regulations. And my question is, how do you evaluate the impact of this lack of regulations in South America regarding the dissemination of the virus? It was a big mistake. A big mistake. Because until now, our borders are enclosed. All the people from every country can go to Mexico. When began the pandemic until now, it was a big mistake. Thank you for the clarification.
We have reached the end of this session. I would like to thank especially the presenters for the quality of the information, also the attendees for being with us, and I hope that you are going to go on with the next sessions. Thank you very much. This session is over. Thank you. Kongremizde de buna benzer şekilde vakit çok değerli. Bakıyorsunuz gerçekten gece 21.30'a kadar bildiriler bir tarafta sunuluyor. Salonlar, her tarafta bir aktivasyon var. Tabii bütün bunlara bir koşturma içinde hepimiz ekip olarak elimizden geldiğince katkı sunmaya gayret gösteriyoruz. Onun için hepinize teşekkür ediyorum. Burada olduğunuz için hepiniz hoş geldiniz. Bu kongremizin özellikle böyle hani bir pandemi sonrası zor zamanlardan geçtik ve 2,5 yıl ara verdik. Tabii bu eğitimlere sektörün verdiği katkı bizim için çok önemli ve onlar da kime nasıl katkı vereceklerini tabii iyi bildikleri için de bu yıl Türkiye'de en fazla hani uydu sempozyumu yapabilen kongre olarak belki de tarihe geçmiş olacağız inşallah diye umuyorum. Yine dün biliyorsunuz açılış töreninde, özellikle açılış töreni için çok güzel geri dönüşümler aldık çoğunuzdan. Ben de teşekkür ediyorum. Sosyal medyada da çok paylaşıldı. Paylaşılmaya devam edecek. Bu arada hashtaglerimizi özellikle sosyal medya kullanıcılarından bekliyoruz. Her an her şeyi sosyal medyada, özellikle bilimsel tabii şeyleri paylaşmanızı umuyoruz. Şimdi dün açılış töreninde bizde işte ilk 3'e giren çok değerli firmamız Menarini grubun koşulsuz destekleriyle yaptığımız bu uydu sempozyumunu açacağım. Yine bizim için çok önemli bir konu olan, özellikle bu dönem daha çok gündeme gelen, neden gündeme geldi? Çocuğu olan, genç, ergen çocukları olan bir sürü arkadaşımız var. Özellikle lisede, ortaokulda öğrenci olanların bu bilgisayarın başında geçirdiği vakitlerden sonra postür değişikliğine kadar giden problemler pandemi döneminde daha çok karşımıza çıktı. Oturmaktan, dışarı çıkamamaktan, spor yapamamaktan, yürümekten. Tabii bunlar bu süreci arttırdı ama bir konu daha var. O da şu. Bizim için kas ağrısı en basit semptom acilde. Ve çok bizim kafamızı hiç hani şey yapmıyor, çok zorlamıyor. İşte kas spazmı, bunu tedavi ederim diye. Ama hasta için öyle değil. Hasta için yaşantısını baştan aşağı değiştiren bir şey. Evet, hayati bir şey değil ama hepimizin olmuştur. Geçen şeyde anlatmıştım. Ya kas ağrıdan yani çorabını giyemeyip yanındaki adamdan çorabımı giydirir misin diye destek aldığım bir durum var yani. Düşünebiliyor musun? Yani elini uzatamıyorsun. Kas ağrısı bu. Benzemiyor bir şey yani. Hayatını alt üst ediyor. Sağa sola dönemiyorsun. İşte bunları iyi tedavi etmemiz lazım. Ve bununla ilgili şimdi kongremize damga vurmuş, hep benimle birlikte çalışmasından çok mutlu olduğum, hep beraber yürüdüğümüz çok değerli başkan vekilimiz Profesör Doktor Zeynep Çakır'ı kürsüye davet ediyorum. Mikrofonum açık herhalde, sesim geliyor. Ben de 2,5 yıl aradan sonra birçok ortamda online'larda görüştük. İlk sempozyumlarımızda birçoğunuzla görüştük, görüşemediklerimiz var. Ama 2,5 yıl aradan sonra büyük kongremizde tekrar bu ortamda sizlerle birlikte olmaktan çok çok mutlu olduğumu söyleyerek başlamak istiyorum.
Hepiniz hoş geldiniz kongremize. Umarım her şey sizler için çok güzel gidiyordur. Başar hocamızın da değindiği gibi bugün çok önemli destekçilerimizden birisi Menarini Türkiye'nin katkılarıyla bu saatte buradayız. Ve biz acil servise geldiği zaman mutlu olduğumuz fakat kendileri hakikaten çok mutsuz olan bir hasta grubundan bahsedeceğiz. Kas iskelet sisteminde rahatsızlık hisseden, buna bağlı, işte Başar hocam çok güzel değindi, neredeyse kendi işini göremeyen, ayakkabısını bağlayamayan, çorabını giyemeyen insanlara nasıl destek olabiliriz? Çünkü sorunun küçüğü büyüğü yok acil serviste. Belki biz o hengamenin içinde, can kurtarma telaşı içerisinde bunları daha küçük sorunlar olarak görüyoruz ama gerçekten bazen çok önemli sorun haline gelebiliyor. Ben de o yüzden teşekkür ederek başlıyorum. Bu güzel saati, bu oturuma ayırmamıza destek olan Menarini Türkiye'ye ve Yağmur Hanım'a. Evet, sunumu gönderirsek başlayabiliriz. Teknik ekip. Evet. Arkadaşlar, kas iskelet sistemi bildiğiniz gibi bizi ayakta tutan, organizmamızı ayakta tutan ve bütün gün içi aktivasyonlarımızı aslında borçlu olduğumuz bir sistem. Bu açıdan bizim için çok önemli. Normalde dediğimiz gibi belki bir hayati organ sınıflamasına girmiyor ama bütün vücudu ayakta tuttuğu için çok önemli. Nedir kas iskelet sistemi? Hala bu arada sunumu göremiyoruz ama teknik ekipten... Evet. Kas iskelet sistemi nedir? Hareket sistemimiz nedir? İnsan vücuduna hem şekil veren hem onun hareket etmesini sağlayan tabii ki kemiklerin, kasların ve eklemlerin teşkil ettiği bir sistemdir. Kemiklerle eklemler bunun pasif elemanları, kaslar aktif elemanları olarak yer almakta. Böyle bir hastayla karşılaştığımız zaman ne yapıyoruz? Acilciler olarak sizler zaten çok iyi biliyorsunuz bunu. Evet, iyi bir anemnez alıyoruz. Çünkü başka şeylerden ayırmak istiyoruz. Hayat tehdit edebilecek başka durumlardan ayırmak istiyoruz. Doğru bir anemnez alıyoruz. Bunun izole kas iskelet sistemi hastalığı olduğundan emin olmak istiyoruz. Fizik muayenemizi doğru yapıyoruz. Laboratuvar testleri bazen gerek olabiliyor veya görüntülemeler bizim için ihtiyaç olabiliyor. Anemnez, iyi bir anemnez önemli dedik. Neler var bu anemnezin içerisinde? Evet, ağrı bunların içerisinde en belli başlı bulgumuz. O kadar ciddi bir ağrı olabilir ki bazen her gün rutinde yaptığınız, çok kolay gördüğünüz işleri bile yapamazsınız dedik zaten. Sabah tutukluğu yine bu hastaların önemli bir kısmında görülür. Belki romatizmal hastalıklardan farkı biraz daha kısa süreli olması, daha çabuk açılmasıdır. Ama tüm gün sürdüğüne hepimiz zaman zaman kendi hayatımızda tanıklık etmişizdir. Sabahki şiddetiyle olmasa bile o tutukluğumuzu bütün gün devam ettirdiğimizi hepimiz az çok salonda deneyimlemeyen, yaşamayan yoktur herhalde. Buna tabii hareket kısıtlılığı da, tutukluğa hareket kısıtlılığı da eşlik eder. Özellikle de kronikleşen durumlarda kas kitlesinin azalması, kas iskelet sisteminin kronik hastalıklarında kas kitlesinde azalma görülebilir. Romatizmal hastalıklar başta olmak üzere krepitasyon veya eklem içi özel durumlarda krepitasyon sesleri duyulabilir. Enfeksiyonun eşlik ettiği durumlarda kızarıklık, sıcaklık artışı vesaire görülebilir. Tabii ki hassasiyet, genel halsizlik, kırgınlık, genel böyle hatta kronik ağrıları olan insanlarda hayattan bezmişlik hali ki biliyorsunuz önemli bir kısmına bunların antidepresanlar da veya içerisinde antidepresan içeren preparatlar da başlandığını biliyoruz. Hastalığın durumuna ve önemine göre subkutan nodüller de zaman zaman görebildiğimiz durumlardan bir tanesi. Evet, kas iskelet sistemi hastalıklarının meydana gelmesinde, oluşmasında birçok etmen belirleyici. Sizlerin de tahmin ettiği gibi ve psikolojik etmenler bunların başında gelir. Hepimiz stresten tutulduğumuzu iddia
ederiz mutlaka. İşte çok stresliydim, tutuldum. Bu hem halktan sıradan insanların hem biz hekimlerin çok sık dile getirdiği bir şeydir. Evet, hakikaten stresli durumlar gerçekten psikolojik stresler, travmalar kas tutukluğuna sebep olabilir ve bu hastalıkların temelini oluşturabilir. Biyomekanik faktörler, hayat tarzımız burada çok önemli ve nasıl hareket ettiğimiz de çok önemli. Yani biz acilciler olarak belki biraz hızlı hareket ediyoruz. Bazı şeyleri çok hızlı ve düşünmeden yapabiliyoruz zaman zaman ve bunun bize getirdiği bir takım kas iskelet sistemi yüklerini yaşıyoruz. Meslek gereği, yaşam tarzı gereği, hareket tarzı gereği bir takım özel maruziyetlere maruz kalan insanlar her zaman var. Neden önemli? Çünkü engellilik sebepleri arasında çok önemli bir yer işgal ediyor. Hayat kalitemizi bozuyor ve günlük rutinimizi çok ciddi mahiyette etkileyebiliyor. Ve bu anlamda da tabii ki ekonomiler üzerine bir yük oluşturabiliyor iş ve güçten kayıba sebep olarak. Bu görmüş olduğunuz Türkiye Hastalık Yükü çalışması Sağ Kurumu tarafından yaptırılmış ve ölümcül olmayan hastalık yükünü gösteriyor. Çok yeni bir veri değil, 2004'e ait bir veri ama bunun üzerine yeni bir veri göremediğim için hala geçerli olduğunu kabul ediyoruz. Ve kas iskelet sistemi hastalıkları 3. sırada yer alıyor. Ölümcül olmayan hastalık yükü arasında bizim popülasyonumuzda. Yine Türkiye kliniklerinde yayınlanan bir çalışma, burada gördüğünüz gibi hayatımızı etkileyen 10 hastalık içerisinde, en sık görülen 10 hastalık içerisinde 1. sırayı, 3. sırayı, 5. sırayı ve 8. sırayı, yani çok önemli bir kısmını kas iskelet sistemi hastalıklarının oluşturduğunu gösteriyor. Kas spazmı da söyledik. Kas iskelet sistemi hastalıkları arasında aslında bizim bugün üzerinde en çok duracağımız konu. Çünkü kas gevşeticilerden, spazm çözücülerden biraz dem vuracağız. Onlardan bahsedeceğiz. Kas iskelet sistemi hastalıkları içerisinde kas spazmına yoğun olarak değinmiş olacağız. Kas spazmı beynin soğuk kas dokusuna bazı hareketleri aniden yaptırmaya çalışmasıyla dokuda strikinin birikmesiyle patofizyolojisi böyle meydana gelen bir ağrı şekli. Çok şiddetli, birdenbire başlayan bir ağrı olabilir. Ciddi mahiyette rahatsız edici bir ağrı şeklinde ortaya çıkabilir. O yüzden yani gecenin 3'ünde işte böyle bir ağrıyla gelen insanları zaman zaman kınasak da çok ciddi bir ağrıya sebep olabileceği aklımızda bulunmalı. Normal şartlarda kas dokusu kasların hareket edebilmesi için yağ dokusunun belli bir ısıya ulaşması gerekir. Bu ısıya ulaştıktan sonra hareket başlar. O enerjinin bir kısmını yağ dokusundaki bu ısınmadan alır kaslar. Ama böyle bir ısınma olmadan bir harekete kalkıştığımız zaman özellikle spazmlar ortaya çıkabilir. Çoğunlukla bacakların ön ve arka kısımlarında sık gördüğümüz bir durum bu. Ayaklarda, bazen karında, kollarda, ellerde de yine ortaya çıkabiliyor. Özellikle omurga ve omurilikle ilgili durumlara sık eşlik eder. Vücudumuzu ayakta tutan, erekte eden sistem omurilik sistemi olduğu için bu sistemin etrafındaki kaslar, paravertebral kaslar, paraspinal kaslar kas spazmına en çok uğrayan ve bu yüzden en çok sıkıntı yaşamamıza sebep olan kaslardır. Ve spazm ağrı spazmı tetikledikçe bir kısır döngü, bir kaskat meydana gelir. Bu çok bilinen ağrı, spazm, ağrı kaskatıdır. Sırt ve omuzlar sizlerin de bildiği gibi işte hepimizin en sık yaşadığı kas tutulmalarının olduğu sebep. Başar Hocam çok güzel bir girişte değindi. Özellikle bu pandemide geçirdiğimiz süreçte hepimiz bilgisayar başında kaldık. Sadece ergenlerimiz, evdeki çocuklarımız değil. Onlar için özel hassasiyet duyduğumuz için ilk onlar aklımıza geliyor ama saatlerimizi bilgisayar başlarında, toplantılarda geçirdik ve mesela geçen seneki kongremizi hatırlıyorum ben. Tüm günü bilgisayar başında geçirdiğimiz ciddi bir 3-4 gündü. Böyle bir ortamda hakikaten tetiklenir özellikle hareketsiz kalma ve bunun akabine gelen hareketlerle bu tip omurga spazmları tetiklenmektedir. Bunlar
çevre kasları da etkileyebilir. Yani belirli bir kas grubu tutulur, o kas grubunun tutulması yanındaki kas grubunu etkiler ve böylelikle olay daha geniş bir alana yayılabilir. Bazen duruma şişlikler eşlik edebilir. Kas spazmları, kasların aşırı yorulması gibi geçici bir nedenden olabileceği gibi bazen altta yatan bir tıbbi sağlık sorununu da işaret ediyor olabilir. Bazı romatizmal hastalıklar gibi veya mesela işte bizim kas spazmı zannettiğimiz aslında ciddi diskopatiler gibi hastalıklar altında yer alabilir. Özellikle diskopatileri zamanında tanımazsak bir takım kalıcı sakatlıklara yol açabilir. Bunları da hatırlatmak isterim. Nelerden olabiliyor? Evet, mineral eksikliği önemli sebeplerden bir tanesi. Halk arasında da bilinen, herkesin en çok bildiği sebeplerden bir tanesi kas spazmlarında. Kalsiyum, potasyum, sodyum, magnezyum gibi kas hareketlerinde önemli mineraller bu konuda eksikliklerinde hemen yerlerini hissettiren mineraller. Dehidratasyon belirleyici bir faktördür. Özellikle de spor yaptığımız zaman vücudumuzla ter yoluyla çok miktarda su attığımız ve bunu yeteri kadar yerine koyamadığımız zaman çok sık rastladığımız bir durumdur. Egzersiz sonrası görülen kas spazmlarının da en önemli sebebidir. Yine yetersiz kan akışı, özellikle yine hızlı egzersizler esnasında bacaklardaki, ayaklardaki yetersiz kan akışı, biliyorsunuz ayaklarımız ve bacaklarımız, alt ekstremitelerimiz zaten kanlanma konusunda dezavantajlıdır. Yer çekimine doğru, aşağıya doğru oldukları için kanlanma konusunda dezavantajlıdır. Bu dezavantaj egzersiz esnasında daha da artarak sıkıntıya yol açabilir. Özellikle de omurilik ve spinal hasar durumlarında, diskopatilerde vesaire sinir sıkışmaları bacaklardaki kas kasılmalarının önemli diğer bir nedeni olabilir. Ve özellikle uzun yürüyüşlerde, uzun süre hareket etmede, uzun süre ayakta kalmada daha çok hissedilebilir. Kasların aşırı kullanımı yine bilinen en yaygın nedenlerden bir tanesidir. Hepimiz yaşamışızdır. İşte ağır bir iş yaptığımız zaman, mesela karları kürediğimiz zaman, Erzurum için söylüyorum, veya yaz geldi, şükür Erzurum'da olsa bahçedeki çimlerimizi biçme imkanı bulduk. Böyle bir zevk edindik. Çim biçme işinden sonra böyle ağır bir iş, yani her zaman yapmadığımız ağırlıkta bir iş yaptığımız zaman özellikle boyun, omuz ve sırt bölgesinde bu tutulmaları yoğun olarak hissederiz. Obezite önemli bir nedendir. Obezite hem hareketsizliğe sebep olduğu için bu da bir kaskattır, kısır döngüdür. Obezite, hareketsizlik, hareketsizlik, obezite ve sonuçta daha fazla ağrı, daha fazla hareketsizlik, daha fazla obezite gibi. Ve hem alt ekstremite hem de üst ekstremitede, ayrıca boyun ve sırt bölgesinde önemli kas spazmlarına sebep olabilir obezite. Sinir sistemi hastalıkları aklımızda bulundurmamız gereken, az evvel söylediğim hani altta zaman zaman önemli bir neden yatıyor olabilir dedim ya, bunlar aklımızda bulunması gereken nedenlerdir sinir sistemi hastalıkları, mesela multiple skleroz gibi. İlaçlar da mesela Alzheimer'da kullanılan donepezil gibi, bir tansiyon ilacı olan nifedipin gibi bir takım ilaçlar da kas spazmlarının nedeni olabilir. Bunu da lütfen aklımızda bulunduralım. Ayrıca şunu da söylemek isterim. Diüretik etkisi olan ilaçlar az evvel söylediğimiz iyon dengesindeki bozukluğa bağlı yine kas spazmlarına sebep olabilirler. Kaslarda ani ve keskin bir ağrı olur dedik. Yani bizim kınadığımız, hani bu saatte buraya bunun için mi geldin diye kınadığımız ama gerçekten kişiyi çok çok rahatsız eden, bazen tanıdık olan, onun için çok tanıdık olan, buraya gelmeden önce tanıdığım bir arkadaşım bana gece yaptığı acil servis ziyaretini anlattı. İşte benim dedi belim çok kötü, böyle olduğu zaman biliyorum ikinci gün hiç hareket edemiyorum, o yüzden gece çok geç saatte acile gittim. Bunu bana özür dileyerek anlatan anlayışlı bir insandı ve acil servisin dramını anlatıyordu aslında bana anlatmak istediği. Bizim klinikte o an yaşanan kaos ve o kalabalık durumuydu. Gerçekten bilinçli insanları da zaman zaman acil servislere bu saatte getirmeye sebep olacak kadar ciddi ağrılara veya tanıdık aşina sıkıntılara sebep olabilir. Cilt altında sert bir kas dokusu hissi, bazen kas seyirmesi duruma eşlik edebilir.
Kas spazmı ve kramplar tüm kas gruplarını evet etkileyebilir ama az evvel söylediğimiz gibi özellikle vücudun ereksiyonunda görevli kaslar ve çok hareketli olan kaslar en çok etkilenen kaslardır. Gerçek spazmlar kasları uyaran sinirlerin aşırı aktivitesinden kaynaklanan spazmlardır. Kas yorgunluğu, yaralanma, kasların aşırı kullanımı gerçek kramplara genellikle sebep olur. Ve geceleri daha çok yaşlarda görülen, uykuyu bölebilen dinlenme krampları da yine bu gerçek spazmlar arasında değerlendirilir. Su kaybetme, sodyum eksikliği gerçek krampların yine önemli nedenlerindendir. Tetani tipi spazmlar ise vücuttaki tüm sinir hücrelerinin aktivasyonu sonucu ortaya çıkar. Düşük kalsiyum, potasyum da daha ziyade buradaki bir aksaklığa işaret eder. Düşük kalsiyum, potasyum seviyeleri. El ve el bileklerinde görülen kas spazmları çoğu zaman kalsiyuma bağlıdır. Hani bunu hepimiz zaten görmüşüzdür, hastalarımızda, kendimizde yaşamışızdır. Ve gerçek spazmlardan ayırmak çoğu kere zor olabilir. Distonik spazmlar daha çok kasları aşırı kullanan ya da amaçladığı hareketin dışında, yani o kas grubunun esas hareketinin dışında bir hareket yaptıran kişilerde görülür. Mesela yazar spazmı olarak bilinen el ve bileklerin aşırı kullanımı buna örnek. Eskiden yazar spazmı denmiş, aslında herhalde bilgisayar başında mouse'da yaşadığımız o mouse'un bize yaşattığı sıkıntı da yine bu yazar spazmına giriyor olmalı. Bel kas spazmı söyledik. Vücudumuzun asıl yükünü taşıyan, ayakta durmamızı sağlayan, dik durmamızı sağlayan sistem olduğu için zaten üstünde ciddi bir yük var. Artı buna ek olarak istemsiz bir hareket, ters bir hareket, amacının ters yönünde bir hareket yine bel bölgesine çok sık yaptırılan hareketlerdir. Yani ani bir dönüşle bir şey almaya çalışırız. Eğilmememiz gerektiği şekilde eğiliriz veya eğilmeden bir yükü tutup kaldırmaya çalışırız ve bu bölgeye en sık hasarı aslında bu bölgedeki kaslarımız üzerine veririz. Ve bu kaslar da aslında diğer mesela ekstremite kasları kadar güçlü kaslar değildir. Dolayısıyla da daha çabuk etkilenirler. Mevsimsel bazı olaylar, nem, ısı vesaire, aşırı sıcaklar, aşırı sıcakların sebep olduğu diğer şeyler, terleme gibi bazen bunları tetikleyebilir. Hareket kabiliyetini de kısıtladığı için çok ciddi bir günlük hayatta sıkıntıya sebep olur. Ciddi hareket kısıtlamasına sebep olur. Başar Hocam çok güzel bir örnek verdi. Çorabını kendisi giyemeyecek kadar ciddi hareket kısıtlamasına sebep olabilir. Yine boyun kas spazmı, hani halk arasında başım yastıktan düşmüş denilen şey en çok yatarken uygunsuz pozisyonda bulunmaktan, aşırı yüksek yastıkla veya yastıksız uyumaktan veya uygun olmayan yastıkla uyumaktan, aralıksız masa başı işler yapmaktan, bilgisayar ekranına çok uzun süre bakmaktan vesaire çok sık etkilenen bir kas grubu. Biliyorsunuz hepimizin de belki en çok yaşadığı kas spazmı boyun kas spazmıdır. Neredeyse günün yarısını elimiz boynumuzda, boynum tutulmuş diyerek geçiriyoruz. Özellikle de bilgisayar başında geçirdiğimiz saatlerin arttığı şu son günlerde. Evet, boynumuzu hareket ettirememek vücudumuzun en hareketli yeri olduğu için ve ona çok sık ihtiyaç duyduğumuz için, hani sürekli başımızı çeviririz, bir sese bakarız, bir şeye bakarız. Çok sık ihtiyaç duyduğumuz için bu da ciddi olarak hareketimizi kısıtlayan ve bizi eziyet eden önemli bir neden. Sırt bölgesi de yine zorlanmaya bağlı, güçsüzlük ve kaslarda aşırı gerginliğe bağlı, yine strese bağlı olarak omuz ve sırtta da ciddi kas spazmlarının görüldüğü aklımızda bulunmalıdır. Buradaki sinir köklerinin gerilmesi, stres de yine önemli bir faktördür. Bütün omurga ağrılarında olduğu gibi stres belirleyici bir faktör olabilir. Tabii ki omuz, boyun, bu bölgelerde, belde eğer bir ağrı varsa buradaki sinir sıkışmasından, boyun fıtığından, yumuşak doku romatizmasından, uzun süre masa başında oturmaktan, kambur bir şekilde durmaktan, uygun olmayan pozisyonda durmaktan diyelim veya vücudumuzun postürünü düzgün tutamamaktan omuzumuzda ağrılara yol açabiliriz. Omuzdan başlayıp kas spazmlarına eşlik ettiği kola yayılan bir ağrı olabilir. Diskopatilerle karışabilir, servikal diskopatilerle karışabilir, tuzak sendromlarıyla karışabilir. Birçok başka romatizmal hastalığı taklit edebilir, bizi yanıltabilir.
Nasıl korunabiliriz kas spazmından? Genel olarak bütün vücudundaki kas spazmından spor veya egzersize başlamadan önce ısınma hareketlerinin çok önemli olduğunu vurgulamak isterim. Yemek yedikten sonra egzersiz yapmayın, çok hani belirgin, hepimizin bildiği bir uyarıdır ve bir 30 dakika geçmesini beklemeyi önerir genelde bütün kaynaklar. Nikotin gibi, kafein gibi maddeleri çok içeren içecekler buna sebep olabileceği için az tüketilmelidir. Su tüketimine dikkat edilmelidir. Su faktörüne ve iyon dengesine değindik zaten. Kalsiyum içeren, potasyumdan zengin gıdalar bol miktarda tüketilebilir. Özellikle de sporcuysanız, özellikle de aktif spor yapıyorsanız. Ve tabii ki eğer mümkünse, böyle bir şey mümkün mü bilmiyorum, stressiz bir hayat önerilir. Bilmiyorum, hani salonda ben stressiz bir hayat yaşıyorum, yaşayabilirim diyen var mı? Özellikle de hekim grubu içerisinde. Hele de acil hekimlerin olduğu bir yerde. Tedavimiz semptomatik tamamen. Analjezikler, miyorelaksanlarla semptomatik bir tedavi olmasını amaçlarız. Semptomları iyileştirmeyi amaçlarız. Yeri geldiği zaman fizik tedavi, lokalize uygulamaları, eklem içi enjeksiyonlar vesaire veya destekleyici bazı şeyler, mesela kilo verme, diyet, istirahat gibi, cerrahi tedavi gibi durumlara bir takım eklem rahatsızlıklarında ihtiyaç duyulabilir. Genel olarak kas iskelet sistemini düşündüğümüz zaman. Tabii ki tedavide hastanın fonksiyonel durumu, hayattan beklentileri, nasıl hareket ettiği, bunlar çok önemlidir. Yani çok aktif çalışan bir insanı ağrısını gidermek veya bu kas spazmını çözmek çok çok daha önemli olabilir. Dakikalar içerisinde çözmek onun için çok önemli bir şey olabilir. O yüzden kişinin hayattan ne beklediği ve nasıl yaşadığı da burada çok önemli. Elimizde Allah'tan ki iyi bir silah var semptomatik tedavide. Siklobenzapirin önemli bir kas gevşetici olarak yıllardır bize yardımcı oluyor. Etkisini daha çok beyin sapı düzeyinde gösteriyor. Omurilik seviyesinde de etki gösterebilir. Yani santral etkilidir. Özetle santral etkilidir. Ve santral sinir sisteminde somatik motor aktiviteyi azaltarak alfa, gamma motor nöronlarını baskılar ve kas spazmını bu yolla giderir. Akut ağrılı kas sistemi hastalıklarına bağlı bütün kas spazmlarında güvenle kullanabileceğimiz, biraz sonra değineceğim tek tek farklı kas spazmı durumlarında hangisinde ne kadar etkin bulunmuş, bunlara değineceğim. Güvenle kullanabileceğimiz bir ilaç. Kas gevşetici ajanlar bel boyun kas spazmında özellikle önemlidir. Analjezik bir tedaviyle kombine edilmesi çok faydalı olabilir. Kas gevşeticiler bu ağrı, kas spazmı, ağrı kaskadını başlangıçta söylediğimiz kısır döngüyü kırmakta oldukça etkili ilaçlardır. Bu yüzden siklobenzapirinden de beklentimiz yüksek. Ve bu çalışma, görmüş olduğunuz bu çalışma düşük doz siklobenzapirin uygulamasında ağrısının tamamen neredeyse tamama yakınının geçtiğini söyleyen hasta yüzdesinin siklobenzapirin grubunda çok yüksek olduğunu vurgulayan bir çalışma. Plasebo kontrollü yapılmış bir çalışma. Yine aynı araştırmacının başka bir çalışması, bu sefer de tek başına naproxen siklobenzapirinini bir arada kullanmanın etkinliğini kıyaslamış ve bu çalışmada yine birlikte kullanımın, yani kas gevşetici, ağrı kesici kombinasyonunun, siklobenzapirin, naproxen kombinasyonunun çok daha etkili olduğunu bulmuş. Başka bir araştırmacının, Childers ve arkadaşlarının çalışması da düşük doz siklobenzapirinle birlikte ibuprofenin değişik dozların 400'lük ve 800'lük dozunun etkinliğini karşılaştırmış ve her iki kullanım şeklinin de kas spazmına bağlı ağrıları önemli ölçüde azalttığını göstermiş. Bel ağrısı deyip geçmeyin arkadaşlar, tıpkı kardiyak arrest olduğu gibi bir kılavuzu var, bir algoritması var. İşte hipertansiyon gibi daha hayati olduğunu düşündüğümüz hastalıklar gibi bunun da bir kılavuzu var ve bu bel ağrısı kılavuzu da yine kas gevşeticileri tedavide öneriyor. Özellikle analjezik kombinasyonlarıyla birlikte çok sık öneriyor.
Bu çalışmada sırt kas spazmına yönelik bir çalışma. Yine siklobenzaprin ile tedavi edilenlerde plaseboya grubuna göre 5 kat daha fazla etkinlik olduğuna vurgu yapan bir çalışma. Baştan beri söylüyorum, tekrar ediyorum. Stres önemli bir faktör. Ağrınız olduğu zaman stres daha da artacaktır. Stres arttığı zaman ağrınız daha fazla hissedilecektir. Özellikle asıl nedeni kas spazmı olmasa bile ağrılı bazı durumlar, osteoartritler, artritler, osteoporozlar vesaire bunlara bağlı ağrılı durumlar ağrının sebep olduğu ekstra kas spazmlarıyla ve ağrılarla tekrar tetiklenebilir. Ve burada bu kaskadı kırabilmek için yine kas spazmı çözücülerin tedaviye eklenebileceğini vurgulamak isterim. Bir de disuse sendromu yani kullanmama sendromu, işte en başından beri değindiğimiz şey, son zamanlarda çok yaşadığımız pandeminin bize çok yaşattığı şey. Bir organ ya da kas grubunun uzun süre kullanılmaması sonucunda orada bir işlev yitimi meydana geliyor. Bu bir takım sakatlıklara bağlı olabilir veya bizim hayat tarzımızı değiştirmemizden kaynaklanan disuse sendromları olabilir. Ama eğer bir primer bir nedene bağlıysa, organik bir nedene bağlıysa, mesela multiple skleroz gibi, Parkinson, Guillain-Barré gibi nöromusküler bozukluklara bağlıysa daha ciddi olacaktır ve gerçekten ciddi bir kullanmama sonucunda da disuse sendromu belirgin olarak kişinin hayatını etkileyecek, işten güçten kalmalara sebep olacaktır. Gördüğünüz gibi kas iskelet sisteminin fraktürleri, romatoid hastalıkları, bir takım terminal hastalıklar, psikiyatrik, mental birçok durum disuse sendromuna sebep olabilmektedir. Ve disuse sendromunda da yine miyorelaksanları kullanabileceğimizi gösteren bir çalışmaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Ben günün bu saatinde bize vakit ayırdığınız için çok çok teşekkür ederek bitirmek istiyorum. Soru ve katkıları olan arkadaşlarımdan soru ve katkıları bekliyorum. Çok teşekkürler. Zamanlama da gayet güzel. Ama 11'de programımız devam ediyor. Belki bir soru alabiliriz, katkı alabiliriz veya böyle kısa bir şey yapabiliriz, tartışma. Soru ve katkı varsa. Evet, arkalardan bir hemen görebildiğim kadarıyla mikrofon hemen verelim. Merhabalar, ben Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi'nden Doktor Alper. Hocam şöyle bir öngörümüz olabilir mi? Mesela nöral terapi gibi fizik tedavi uygulamalarının acil serviste kullanılması gibi. Yani nöral terapi yapma süresi boyun ağrısında falan yapıldığında 5 dakikadan fazla değil. Ama hani benim birkaç hastada denediğim kadarıyla da çok etkili gözüküyor. Ama işte o hastaya, bu yeşil alan hastasına da bu kadar fazla süre ayırmamız da çok gerçekçi olmayabiliyor. Bu konudaki görüşleriniz ya da gelecekte bir şeyiniz olur mu diye sormak istedim. Yani acil servis hastaları biraz bu tip alternatif yöntemler için çok açık hastalar olmayabiliyor. Yani ben sana nöral terapi yapayım, ağrın geçecek gibi durumlara çok açık hastalar olmayabiliyor. Senin fark ettiğin o handikaplara ek olarak. Fakat yine de tabii ki bütün alternatif tedaviler, sunumun içinde de değindiğim gibi rahatlatıcı, fizik tedavi uygulamaları, nöral terapi, tüm alternatif yöntemler de bunların içerisinde. Fakat biz bugün ağırlıklı olarak konumuzu kas gevşeticiler üzerine kurduk. İyi bir noktaya temas ettiniz. Tabii ki tek başına ilaçlarla bu tip ağrılar özellikle kronikleşmesine, hayatımızı ciddi mahiyette etkilemesine mani olmaz. Bir takım böyle destek tedavilerinden faydalanabilir miyiz? Acilde olur mu nöral terapi? Zaten sen sorunu sorarken handikapını da içinde söyledin. Ben de sana katılıyorum o konuda. Evet, çok teşekkürler. Tabii bu bahsettiğimiz tedavilerin acilde kullanımıyla ilgili daha önce de gündemimize gelmişti. Sanıyorum ileride bununla ilgili çalışmalar daha gelişecektir. Yani kısa sürede
rahatlatan tedaviler öncelikle acilde uygulanıp daha sonra tedavi medikal olarak devam edebilir. O konuda açık olduğumuzu ifade edeyim. Arkadaşlar burada bunu bitiriyorum ama saat 11'de hemen devam ediyoruz. Ara vermeden devam ediyoruz. Türk Kardiyoloji Derneği de efsane geri döndü. Biz öyle başlamıştık. Tekrar devam ediyoruz. Türk Kardiyoloji Derneği de çok önemli konularla burada bir aradayız. Diğer salonlarda da görevi olan arkadaşlar tabii o görevlerin başına gidecekler. Çok teşekkürler Zeynep Hocam. Diğer paneli burada ara vermeden başlatacağım. Arkadaşlar hemen akut koroner sendromlarla ilgili oturumumuz da başlıyor. Çünkü bu sürede ara yok. Aramız bir sonraki bölümde olacak. Devam ediyoruz. Türk Kardiyoloji Derneği hoş geldiniz öncelikle Ertuğrul Hocam hepiniz. Bizim için bir efsane an bu. Çünkü biz Atüder olarak ilk başladığımızda, hocam buyurun. İlk başladığımızda Türk Kardiyoloji Derneği ile başlamıştık kongrelerimize. Bir ara verdik ama şimdi yeniden birlikteyiz. Buyurun hocam. Profesör Doktor Ertuğrul Okuyan hocamız da yanımıza katıldılar. Beraber moderatörlük görevini yapacağız. Kendisi aynı zamanda Türk Kardiyoloji Derneği'nin genel sekreteri olarak çok büyük başarılara imza atmış bir ekipte bulunuyor. Evet hocam, biz Türk Kardiyoloji Derneği ile başladık bu kongrelerimize. Böyle devam ediyoruz. Kardiyoloji acil tıp birlikteliği çok eski bir zamana dayanıyor. Bundan sonra sizin vasıtanızda biraz daha ileriye de taşıyacağız. Bu panelde böyle başlayalım inşallah. Hocam çok teşekkür ediyorum. Güzel sözleriniz, düşünceleriniz için. Öncelikle davetiniz için ayrıca çok teşekkür etmek istiyorum. Tüm meslektaşlarımıza belki bizim rahat hekimlik yapmamızın ilk basamağı, bizim için en önemli olan acil hekimi, uzmanı, dostlarımıza, arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Başarılı kongreler diliyorum. Acil ve kardiyoloji işbirliği tabii çok önemli, her alanda çok önemli. Bizim aslında mesleğimizin, iyi işlerimizin temeli acildeki arkadaşların müdahalesinden geliyor. Çünkü hasta bize sizden geliyor. Sizin ve bizim işbirliğimiz bu bağlamda çok önemli. Çünkü saniyelerin önemli olduğu çok kritik patolojilerde acil hekim arkadaşlarımızın yaklaşımı bizim yaptığımız işlemlere güç ve değer katıyor. Onun için iyi ki varsınız diyorum. Kongrelerinizi de biz uzaktan da olsa kimisine aktif katkı şansımız da oluyor sayenizde. İzleme şansımız oluyor. Çok başarılı kongreler, çok başarılı toplantılar oluyor. İnşallah bu toplantı da aynı şekilde gördüğüm kadarıyla da öyle olacak. Ben tekrar davetiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah her zaman bizim kardiyoloji camiasıyla, sizlerin vesilesiyle işbirliğimiz artarak devam edecek. Çok teşekkürler. Brugada, hi. Hello, Welcome how are again. you? Good morning. Yes, it's a big honor for us. Again, we meet with you. But of course, we want to meet you face to face and waiting you to Turkey. I hope in next time, in May, we will meet. Okay. We can continue really with you, hope that we'll be Mr. able Brugada. to have a face-to-face meeting next time. I really hope so. Yes, this acute coronary syndrome section, we can continue together. What do you want to say, Mr. Brugada? I would like, first of all, let me thank you all, and especially the Turkish Society of Cardiology and the Emergency Medicine Specialist Association for organizing this meeting. It's a big pleasure for me to be part of it. Unfortunately, I have been unable to travel to Turkey this time, but I'm completely sure that we'll have the opportunity in the near future to travel to your marvelous country and to be with all of you in a face-to-face meeting. So this is my honor and my pleasure to open this session and to ask Dr. Okuyan and Dr. Kander to co-share with me this session and to pursue it with the program. Thank you very much, and I hope
And my desire is that the meeting will be a big, big success. And as I said, I am really sure that in the very near future, we will have the opportunity to meet in face-to-face meetings. Thank you very much. Yes. Thank you, Dr. Brugada. Thank you, Professor Brugada. It is nice to meet you again. It is not important. We, of course, want to see you. We wish to see you face to face. But we are together. We feel your energy. Thank you very much. Thank you. To be with us. Başlayalım mı? Yes. Let's open the session. We have 4 speakers from Turkish Cardiac Society. Mr. Brugada, I want to first introduce Dr. Veysel Özgür Barış. Veysel Özgür Barış, Türk Kardiyoloji Derneği adına burada kardiyolog arkadaşımız. Yüksek troponin düzeylerin biliyorsunuz her zaman problem yaratır, frotman yaratır acilde. Bu konuyu bize biraz ortak problemlerimizi de içine alacak şekilde anlatacaktır diye düşünüyorum. Veysel, dinliyoruz. Good morning, dear moderator and colleagues. Let me introduce myself. My name is Veysel Özgür Barış. It is a big honor for me to be here today. The subject of my presentation is high troponin. It should take about 10 minutes. There will be some time for questions after my presentation. Firstly, what is the troponin? We all know the sarcomere is the fundamental contracting unit of myocyte, and troponin is a tadpole heterotrimer. Okay, it is a heterotrimer complex immobilized on the thin filament, which acts in allosteric manner to regulate the calcium-dependent interaction of actin and myosin filaments. It has 3 subunits, I, C, and T. Is cardiac troponin specific? Because both skeletal and cardiac muscle contract via troponin-dependent mechanisms. The question arises on how to differentiate myocardial injury from skeletal muscle injury, where troponin I and troponin T distinct troponin I and troponin T isoforms. They share similar troponin C. What is the clinical significance of troponin? We all use troponin levels in diagnosis acute coronary syndromes, and sometimes we use troponin levels as a prognostic tool in several clinical diseases. Some of them listed here. Are cardiac troponin levels disease specific? Absolutely not. The rise or fall troponin levels can be seen in acute coronary syndrome, but high troponin levels are not specific for acute coronary syndromes. Moreover, acute coronary syndromes is not defined purely high troponin levels. As you can see here, acute coronary syndrome definition requires chest pain, ECG changes, and high troponin levels. High troponin levels depict as myocardial injury all time, but Veysel, çok özür diliyorum. Çok güzel bir konu, çok da önemli. Arzu edersen yabancılara kulaklık verelim, Türkçe anlat. Sunumun İngilizce ama. Tamam hocam. Olur mu? Tabii tabii. Arkadaşlarımızın çoğunda kulaklık yok. O yüzden Türkçe olsa daha rahat olabilir. Olur. Yabancılara siz kulaklık verin. Hocam siz nasıl uygun görürseniz. Tabii ki. Çok önemli bir konu ya. Onun için hocamla istişare ettik. Sanki Türkçe devam etsek daha iyi olur gibi. Evet. O zaman şöyle bir şu slaytlarımı şöyle bir toparlayayım. Troponin bildiğimiz gibi bizim sarkomerimizdeki temel elementlerden birisi. Kardiyak ve iskeletal
iskelet kasındaki troponinler farklı mıdır? Troponin I ve T farklı, C ise benzerdir. Genetik kodlamalar da aynıdır. Klinik önemli troponinlerin hepimizin bildiği gibi akut koroner sendromlar için diagnostik markerdır. Pulmoner embolizm, MI, COVID-19 ve sepsis gibi nedenler için de klinik durumlar için de bir prognostik belirteç olarak da kullanılabilir. Peki troponin, yüksek troponin değerleri hastalık spesifik midir? Kesinlikle değildir. Akut MI'larda yüksek troponin seviyelerini görüyoruz ama akut yüksek troponin seviyeleri her zaman akut MI anlamına gelmez veya akut koroner sendrom anlamına gelmez. Bu yüksek troponin seviyeleri aslında bize miyokardiyal injury, miyokardiyal hasarlanmayı gösterir. Burada miyokard enfarktüsünün tanısında bize kılavuzlarında önerdiği tanı algoritmasını görüyoruz. Yüksek troponinin yüksekliğinin yanında bir hastaya akut koroner sendrom, miyokard enfarktüsü diyebilmemiz için miyokard iskemiyesine ait semptomların olması lazım. Özellikle göğüs ağrısı veya bu anjina ekvivalenlerinin olması lazım. EKG değişikliklerinin, iskemik EKG değişikliklerinin olması lazım. Ya da yeni gelişen Q dalgalarından görmemiz lazım. İskeminin imaging evidence'ın yani görüntülemede de iskemi kanıtlarını görmemiz lazım ve de koroner trombüsü anjiyografide veyahut işte otopside belirleyebilmemiz lazım. Peki kardiyak troponinin yüksek troponin seviyeleri kardiyak spesifik midir? Çoğunlukla kardiyak spesifiktir aslında. Fakat kardiyak spesifik olarak düşünsek de sadece akut koroner sendrom olarak düşünmememiz lazım. Özellikle birçok kapak hastalıkları, aortus stenozu, aort yetmezliği gibi hastalıklar, pulmoner hipertansiyon, sistemik hipertansiyon gibi hastalıklarda yüksek troponin seviyelerinde burada gördüğümüz gibi yol açabilir. Peki non-kardiyak nedenler troponin yüksekliğine yol açabilir mi? Burada non-kardiyak olup troponin yüksekliğine yol açabilecek birçok hastalık görmekteyiz. Herhangi bir nedene bağlı olan hipotansiyon veya şok, ciddi anemi, bizim acil arkadaşlarımızın da sıklıkla izlediği solunum yetmezlikleri, entübe hastalarda troponin yüksekliğini görebilmekteyiz. Özellikle sepsis, septik hastalarda, enfeksiyon hastalıklarında, viral hastalıklarda, COVID-19 gibi, kronik böbrek yetmezliğinde, subaraknoid kanama olmak üzere stroke'larda, pulmoner embolizmde, infiltratif hastalıklarda da ciddi hastalık durumlarında ve de yoğun egzersiz durumlarında da yükselmiş troponin düzeylerini görebilmekteyiz. Peki bu kadar çeşitli hastalıklarda troponini, yüksek troponin düzeylerini görebilmekteyiz. O zaman acilde troponini kullanmayalım mı? Hayır, kullanalım. Fakat hangi hasta grubunda, ne zaman, ne için kullandığımızı bilerek kullanmamız gerekiyor. Özellikle göğüs ağrısı, ağrılı hastalıklarda akut EMA'yı dışlamak için kullanmamız gerekmekte. Bu slaytta bir istatistiksel bilginin altını çizmek istiyorum sizlere. Pretest probability. Bütün testler veyahut diagnostik markerlar spesifik durumlar için geçerlidir. Yani biz hemoglobini, anemiyi ölçmemiz için kullanıyoruz. BNP'yi disiplininin nedenini araştırmak için kullanmamız gerekiyor. Dediğim tromboembolik hastalıklarda kullanıyoruz zaten. Troponini de akut koroner sendrom, göğüs ağrısıyla gelen hastalarda akut koroner sendrom tanısını koymak için kullanmamız gerekiyor. Eğer diğer hasta gruplarında veyahut normal hastalıklarda da troponinin değerini kullanırsak buradaki B değeri artacaktır. Dolayısıyla da troponinin pretest probabilitesi düşecektir ve de o hastalığı bize göstermedeki performansı azalacaktır. Bunu da göz ardı etmememiz lazım. Biraz önce de belirttiğim gibi troponin yüksek sensitiviteli bir markerdır. Fakat spesifitesi düşüktür. Yani hasta olan bireyleri çok rahat seçer. Fakat seçtiği her bireyin hasta olma garantisi yoktur. Peki acil serviste rutin troponin testi yaparsak neyle karşılaşırız? Sadece kafamız karışır. Bu çalışma Amerika'da 3. basamak bir hastanede yapılan çalışma. Rutin troponin testi yapılmış. Bunların sadece %11'i akut MI ile akut MI tanısı alan hasta grubu olarak gösterilmiş burada gördüğünüz gibi.
Büyük bir kısmı non-kardiyovasküler nedenler %55 civarı ve de özellikle düşük troponin değerlerinde, yani pozitif ama çok fazla yükselmeyen troponin değerlerinde kardiyovasküler olmayan nedenlerin çok daha sık olduğunu burada da görmekteyiz. Tabii troponin değeri yükseldikçe kardiyovasküler olma ihtimali, akut MI ile ilişkili olma ihtimali de daha yüksek olduğunu görüyoruz. Ben bu çalışmadan öğrendim. Rutin troponin testi yapmak bir kere acil serviste kafa karışıklığına yol açar, zaman kaybına yol açar. Akut koroner sendromlar için de zaten spesifik değil ve de cost efektif olmadığını da bu çalışmadan görmüş olduk. Ben birkaç tane benim de acil serviste başıma gelen bizim kliniğimize acil servisten konsült edilen hastaları sizinle paylaşmak istiyorum. İlki 40 yaşında kadın hasta, herhangi bir kardiyak hikayesi yok. Atipik bir göğüs ağrısıyla başvurmuş. Hasta göğsüm ağrıdı diye gelmiş. O zamanki acilinin yoğunluğundan troponin istenmiş. Pozitif olunca bize danışılıyor. EKG'si normal. Hastayla gidip muayene ettiğimiz zaman hastanın sol memesinde mastit olduğunu gördük. İkinci troponin istemlerinde zaten troponinlerin negatif olduğunu gördük. Bu fos pozitif bir troponin değeriydi. Bütün markalarda, bütün değerlerde olduğu gibi troponinde de fos pozitifliğinin olabileceği aklımıza gelmesi gerekiyor. Ve de herhangi bir markerı, herhangi bir tetkik istemeden önce hastamızla iyi bir şekilde konuşup, iyi bir şekilde anamnez alıp muayene etmenin daha önemli olduğunu gördük bu vakamızda da. İkinci hastamız 70 yaşında kadın hasta, sağ hemipleji ile başvuruyor. Bazal troponin değeri pozitif. EKG'sinde muhtemelen eski ST değişiklikleri var. Hastada burada sol frontoparietal alanında ciddi bir iskemik stroğun olduğunu görmekteyiz MR değerlendirmesinde. Tabii burada troponin istemek sadece acil hekimimizin ve bizim iş yükümüzü artıran bir durum. Troponin pozitifliğinin burada acil hekimi de SVO'dan kaynaklandığını biliyor. Biz de biliyoruz ama nöroloji yatırmadan önce kesinlikle kardiyoloji konsültasyonu istiyor. Dolayısıyla da troponinin istemini her hastaya yönelik değil de spesifik hasta grubuna yaparsak her iki grubun da işinin azalacağını düşünmekteyim. 50 yaşında erkek hasta dispne ve atipik bir göğüs ağrısıyla başvurmuş. Kardiyovasküler hastalığı yok. Troponinin anlamda pozitif ama uzun bir uçuş hikayesi var. Bu hastada iskemik diyebileceğimiz EKG değişikliği de var. Anterior negatifliği mevcut. Ekosuna baktığımız zaman sağ ventrikül dilatasyonu mevcuttu. Hastanın CT'sinden bilateral masif pulmoner tromboembolizm olduğunu görmekteyiz. Troponin pozitifliğinde özellikle içimizde sinmeyen göğüs ağrılarında acil serviste pulmoner emboliyi de aklından çıkarmamamız gerekiyor. Başka bir hastamız 70 yaşında erkek hasta dispne ile bize acil servise başvurmuş. Kronik dispne hastası, arteriyel kan gazında hipoksisi var. Nasıl istenmişse troponin istenmiş ve pozitif olarak saptanmış. Hastanın aslında ciddi emfizemi var. Hipoksiye bağlı, respiratör yetmezliğe bağlı bir troponin pozitifliği var. Aslında bu hastadaki tanımız KOA. Son hasta sunumum 56 yaşında kadın hasta, dispne ve öksürük ile bize başvuruyor. Troponinler sınırda pozitif diyebileceğimiz bir pozitifliği mevcut. Buradan da buzlu görüntülerini görmekteyiz. Bilateral buzlu görüntüsü ve konsolidasyonları mevcut. Hastanın PCR testi pozitif geldi. Hastanın tanısı aslında COVID-19. Peki herhangi bir şekilde elimizde acil serviste çalışırken acil durumlarda yüksek troponin seviyeleri geldi. Bundan sonra hastayı nasıl yönetebiliriz? Bu vakalardan da gördüğümüz gibi aslında ilk başta hastalardan iyi bir anamnez ve muayenesini yapıp EKG'sini denedikten sonra aslında troponin istememiz gerekiyor. Peki tersten gidersek eğer, rutin acil servisteki şartlarımızda hastanın göğüs ağrısı ve EKG değişikliği var mı yok mu tekrar bir sorgulamamız gerekiyor. Eğer bu ikisi de varsa troponin seviyelerimiz yüksek troponin seviyelerinde büyük ihtimalle bu hasta akut koroner sendromdur. Eğer semptom ve EKG değişikliği yok ise bazalde de ciddi troponin yüksekliği yoksa veya seri ölçümlerde de logaritmik bir yükselme yoksa GFR 50'nin altında ve yaşta 70'in üzerindeyse bu büyük ihtimalle akut koroner sendrom açısından düşük olasılıklıdır. Diğer nedenleri düşünmemiz lazım. Burada anlattığım stroke,
Covid-19 da bunlara dahil. Eğer bu ikisinin arasındaki hasta grubundaysa eğer bunlar akut koroner sendrom için orta riskleri taşır. Akut koroner sendromla diyebilmemiz için diğer nedenleri de dışlamamız gerekiyor. Akılda her zaman pulmoner emboli gibi diğer nedenleri de tutmamızda fayda var. Sonuç olarak yüksek troponin seviyeleri miyokardiyal hasarı bize gösterir. Fakat her zaman bize MI'yi, akut koroner sendromu göstermez. Acil servis şartlarında çok zor olsa dahi troponin seviyelerini istemeden önce hastamızı güzel bir şekilde muayene edip anamnezini almamız gerekiyor. Rutin troponinin istemi cost efektif değil. Sadece zaman kaybına ve kafa karışıklığına çoğunlukla yol açar. Ve de biraz bahsettiğim çalışmadaki gibi yüksek troponin seviyeleri genellikle non-kardiyak patolojilerde görünür. Eskiden critical illness infections ve enfeksiyonlar derdik. Şu anda da karşımızda COVID-19 gibi bir bela da var. Bunu da gözden kaçırmamamız lazım. Dinlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Veysel, çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir özet oldu. Ben de kendi adıma çok faydalandım. Up to date oldum. Sağ ol. Salondan soru ve katkı var mı? Mümkünse önce acilciler konuşsun, kardiyologlar konuşmasın. Özgen, söz vereceğiz size. Buyurun doktor hanım. Bir mikrofon verebilir miyiz lütfen? Geliyor. Ben de çok teşekkür ediyorum doktor arkadaşımıza. Çok güzel bir sunumdu, çok yararlandık. Ankara Şehir Hastanesi'nden Doktor Havva ben. Son slaytta geçen bu böbrek yetmezlikli hastalardaki durumla ilgili troponin yüksekliklerinde mesela troponin T'de çok ciddi bir etkilenme olduğunu biliyoruz. %40-50'lere varan ama troponin I için %5-10'un civarında seyrettiğini biliyoruz. Bu durumda da hani böyle bir durum varsa daha çok böbrek yetmezliği lehine değil de akut koroner sendrom lehine yorumlamak daha uygun gibi görünüyor. Ne dersiniz? Veysel. Bu güzel sorunuz için çok teşekkür ederim doktor hanım. Tabii burada sadece troponine göre akut koroner sendrom tanısı koymamamız gerektiğini slaytlarda da bahsetmiştim. Tabii acil servis hekimi olarak kardiyoloğa yönlendirmeniz şart. Fakat özellikle kardiyoloğa yönlendirmeden önce de hastada iskemik değişiklikler var mı yok mu? Yani EKG'de veyahut hastanın şikayetleri iskemik şikayetler mi? Buna bakmamız lazım diye düşünüyorum. İkincisi bizim de özellikle acil servislerde de sıkça kullandığımız ekokardiyografi ile iskeminin imaging evidence'ı var mı yok mu buna bir bakmamız gerekiyor. Ve de bu her hastanenin kullandığı kit farklı. O yüzden troponin T ve I ayrımına girmedim. Fakat seri ölçümlerde logaritmik bir yükselmenin olup olmaması bence bizi bir adım daha akut koroner sendroma yaklaştırır veya uzaklaştırır. Havva Hanım'ın sorusu çok önemli bir soru. Sen de çok güzel cevapladın. Şöyle bir katkı yapmak isterim. Şimdi bu çok sık karşılaştığımız bir durum aslında. Hiç nadir değil. Kardiyoloji tarafı böbrek yetmezliğine bağlıyor troponini. İşte dahiliye tarafı şeye bağlıyor. Akut koroner sendromu bağlıyor. Burada benim kendi kişisel deneyimlerim şunu gösteriyor aslında. Konsantrasyon çok önemli. Hani baktığınız kite göre mesela cutoff değeri 0,015 olan troponinde için konuşuyorum. Hastanın böbrek yetersizliği olan bir hastada troponin seviyesi 0,80 veya 0,150 ise bunu böbrek yetmezliğine bağlamak kolay. Eşlik eden EKG değişikliği veya semptomu yoksa. Ama bu hastada 100 kat artmış bir troponin varsa, mesela 0,900 artık 1'lerde, 2'lerde, 3'lerde, yani 100 kat, 200 kat troponin artışı var. Ve eşlik eden Veysel Hoca'nın bahsettiği gibi semptomlar var. Çünkü KBY hastaları veya böbrek yetersizliği olan diğer hastalar zaten kardiyak olaylar için yüksek risk altında olan hastalar. Onun için mutlaka böbrek yetersizliğine bağlamadan evvel rule out yapmak lazım. Bir de değer artıyor mu? Şimdi 0-1 saat algoritmaları var. Muhtemelen Ahmet Hoca acil yaklaşımda anlatacaktır. Onlarla hızlı bir şekilde artış devam ediyor mu? Veya değer yerinde mi kalıyor? Bunlara bakıp da yorumlamak daha olası artık. Buyurun. Teşekkür ederim Veysel Hoca. İki şey söyleyecektim. Birincisi
5. vakanızda acil serviste bir kardiyoloji konsültasyonu isteme yanlış bir şey değil. Bence acil doğru bir şey yapmış. Çünkü acilci bilir ki korona Covid'de aynı zamanda miyokardit, perikardit de olabilir. Diğer bir şey, sizin iş yükü azaltmakla ilgili söylediğiniz, kesinlikle biz de katılıyoruz. Çünkü şu anda hastanelerde acil ve kardiyoloji dışında genellikle EKG'yi çok bilen bölüm olmuyor. Herkes spesifikleştiği için temel şeylerden bile uzaklaştılar. Dolayısıyla en ufak bir şeyde şüpheleniyorlar. Biz bazen şunu şöyle çözüyoruz. Yani kardiyoloji şurada şöyle bize destek olsa, yani acil istiyorsa ben gelirim. Eğer acil düşünmüşse ben buna konsültasyona gelirim. Acil bir şey düşünmemişse benim açımda çok da önemli bir şey yok gibisinden biz bazen bu şekilde çözüyoruz. İş yükünü bu şekilde azaltabiliyoruz. Teşekkür ederim. Hocam biraz sorulara müsaadenizle alıyoruz. Biraz sarkıtabiliriz. Hocam bu çünkü çok önemli bir konu. Yani çok geniş bir zamana ihtiyacımız var bunun için. Özgen, sana en son söz vereceğim. Teşekkür ederim anlatıcıya. Doktor Abdülsamet Vural, Giresun Üniversitesi'nden. Hocam şimdi şöyle bir durum var. Asistan arkadaşları ve pratisyen arkadaşların arada kaldığı bir konu. Kliniğe olan tipik göğüs ağrısıyla gelen ilk hastada alınan troponin anlamlı derecede, yani orta derecede yüksek olan saptanan hastalarda takip sürecinde troponinler anlamlı derece düşüyor. Bu düşme eğilimlerinden hiç bahsedilmedi. Şimdi bu durumda biz bunu false pozitif olarak mı algılamamız lazım, yoksa ikinci bir troponin görmemiz mi lazım? Çünkü akut koroner sendrom tanısında sadece yükselmelerden ziyade düşmeleri de bir dikkat etmemiz lazım. Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? Teşekkürler. Hocam slaytımda da belirttim. Bu çok güzel soru için tekrar teşekkür ederim. Hep yükselme üzerinde duruyoruz ama slaytlarda da belirttim, belki üzerinde duramamışımdır. Yükselmesi veya anlamlı olarak düşmesi bizim için anlamda. Logaritmik olarak yükselmesi veya logaritmik olarak düşmesi. Çünkü hasta geldiği zaman acil servise subakut bir subakut koroner sendrom olabilir. Dolayısıyla troponin seviyelerinin logaritmik olarak düşmesi de bizim için anlamda. Mikrofon Ahmet Bey'e götürür müsünüz mikrofonu? Pardon. Mikrofonu Ahmet Bey'e verir misiniz? Hocam burada tabii bizim unstable angina pectoris diye bir tanımız da var. Bunu biraz atlıyoruz galiba. Yani tipik ağrıdan bahsettiğimiz zaman ben birazdan konuşmamda da bahsedeceğim. Aslında hani troponin bize iskeminin yanında kardiyomyosit hasarının da olduğunu gösterir. Yani kardiyomyosit hasarı olmadan da bir hastanın koronerinde %99 darlık olabilir. Bu da akut koroner sendromdur. Hani bu birazcık aslında biraz böyle çıkmaz bir tartışmaya girer. Yani burada tipik ağrı konusunda acilcilerin ve kardiyologların hemfikir olduktan sonra diğer kısım zaten biraz daha böyle karşılıklı diyalogla çözülebilecek bir konu diye düşünüyorum ben. Sizin sunum zaten acil departmanında akut koroner sendrom. Orada daha ayrıntılı. Hatta sizi davet edelim yavaştan. Bir Özgen'in bir söz istemişti. Ben de Veysel'e teşekkür ediyorum. Doktor Özgen Şafak Balıkesir Üniversitesi'nden. Rahmetli Demirel'in güzel bir sözü var. Hani diyor ki memleketin halini sorarsanız bana tek kelimeyle özetleyin, iyidir derim. 2 kelimeyle özetleyin derseniz iyi değildir derim. Bence high sensitive troponin de böyle, yani nasıldır derseniz akut koroner sendromlar için iyidir derim ama bir hastanın geneli için iyi değildir derim. Çünkü bizi ortada bırakan acilcilerle devamlı karşılık atışmaya neden olan, şimdi acil hekimi haklı, troponini görmüş yüksek ama Veysel'in vurguladığı şey o açıdan güzel. Her troponin yüksekliği bizim açımızdan akut koroner sendrom, yani girişim yapalım, biz alalım, değerlendirelim modunda olmayan hastalar. İşte miyokardın hasarını evet gösteriyor ama belki tip 2 olan MI'nin evrensel klasifikasyonunu birazcık daha burada vurgulamak gerekiyor. Bu konu çok uzun süre daha devam eder diye ben de düşünüyorum. Teşekkür ederim. Hocam çok teşekkürler. Yani gerçekten konuya girerken ben bunun çok ciddi bir vakte ihtiyacımız olduğunu düşündüm. Yani bizim çok karşı karşıya kaldığımız ve çözemediğimiz ama Özgen'in çok güzel ifade ettiği iyidir, iyi değildir konusu gerçekten bir deli bir taş atıyor. Biri troponin istiyor. Bir bakıyorsun troponin yüksek geliyor. İşin içinden çıkabilirsen çık. Bu troponini kim niye istedi? Bir de o var. Yani o hastada troponini bir de rutin istemek, istememek. Az önce bahsetti tabii rutin istemeyi. Şimdi Türkiye genelinde baktığımızda acil servislerde troponin konusu bir sorun olarak önümüze çıkıyor. Gereksiz isteme, gereksiz yükseklik
Ve ondan sonra acil ve kardiyolojiyi aşan tartışmalar. Bu sefer içeriye dahiliye, göğüs ve diğerleri giriyor. Troponin yüksek, kardiyoloji alacak az önce hocamızın belirttiği. Şimdi bu konu çok gerçekten önemli ama burada bizim çıkaracağımız en önemli sonuç şu olmalı. Biz zaten onun için buradayız. Şu anda acilcilerle kardiyologlar ortak dille ortak bir çözüme giderse artık diğer branşlar biraz daha bizden şey alacaklardır. Yani hani biz ortak hareket etme becerisini burada göstermemiz lazım. Yani troponin yüksekti, yüksek değildi, akut koronerdi değildi tartışmasının aramızda bir işbirliğine dönmesi için bu panellerin çok önemli olacağını ve daha devam etmemizin çok faydalı olacağını görüyoruz. Yani biz ikimiz aynı tarafta duralım hocam. Tabii, Diğerlerini karşımıza alalım. Hocam daha çok önemli bir nokta. Zaten biz aynı taraftayız. Bakmayın. Şimdi kendi kliniklerimizin içinde bile zaman zaman frotmanlar, fikir ayrılıkları, tartışmalar olur. Bu etik çerçevede ve saygı çerçevesi içerisinde kaldığı sürece bilimsel tartışmalar her zaman çok iyidir. Ama birbirimize olan saygımızı, sevgimizi yitirmememiz lazım. Mühim olan o. Tabii ki tartışılacak, tabii ki istişare edilecek. Bilgi eksikliği varsa iki tarafta da karşılıklı giderilmeye çalışılacak. Aynı gemideyiz. Hepimiz insan sağlığı, hasta için en iyisini yapmaya odaklanmış durumdayız. Burada aslında şöyle bir şey var, önemli olduğunu düşündüğüm. Ben kendi asistanlarıma da her zaman vurguluyorum. Biz biraz artık teknolojinin gelişmesiyle beraber mesleğin sanat tarafını biraz ikinci plana ittik. Yani sanat tarafı derken o hastaya dokunup, hastaya iyi anamnez alıp, hastayı muayene etmek, hastaya dokunmak yönünden biraz uzaklaşmaya başladık. Kendi branşım adına konuşuyorum öncelikle. Hasta geliyor, neyin var? Göğsüm ağrıyor. Git EKG eko çektir. Git bir efor yaptır. Ya bir hastaya bir steteskop koy, dinle. Ya 30 sene önce, 20 sene önce bizim hocalarımız sadece dinleyerek mitral darlığının, aort darlığının, aort yetersizliğinin tanısını koyuyordu. Şimdi kimse hastayı dinlemiyor. Hasta bir hafta serviste yatıyor, benim asistanım gidip hastayı muayene etmiyor. Bunlara şahit oldum. Dolayısıyla hastayı muayene etmekten, hastanın anamnezini iyi almaktan kaçınmamak lazım. Bunu yaptığımız zaman aslında bu gereksiz tetkiklerin çoğundan kurtuluruz. Şimdi hastanın ekosu yapılmamış, hastanın göğsüne steteskop değmemiş ama hasta anjiyo olmuş, stent takılmış, taburcu oluyor. Maalesef böyle bir durumdayız. Onun için bu noktaya da özellikle genç meslektaşlarımın dikkatini çekmek isterim. Veysel, ağzına sağlık, çok güzeldi sunumun, teşekkür ediyoruz. Müsaadeniz olursa Ahmet'i hocamızı davet edelim. Ahmet hocamız uzun yoldan geldi. Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı, Anabilim Dalı Başkanı, Profesör. Çok değerli bir hocamız. Çok da güzel bir konusu var. Acil yaklaşım akut koroner sendromlarda. Buyurun hocam. Hocam güzel takdiminiz için çok teşekkür ederim. Ben ayrıca organizasyon komitesine, Türk Kardiyoloji Derneği'ne bu güzel bilimsel toplantıya davet ettiği için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Doktor Burgada'ya burada bizimle olduğu ve deneyimlerini paylaştığı için teşekkür etmek istiyorum. Türkçe mi devam edelim, İngilizce mi hocam? Türkçe devam edelim. Şimdi biliyoruz aslında akut koroner sendromlar 3 temel tanıdan oluşuyor. ST elevasyonlu miyokard enfarktüsü, ST elevasyonlu miyokard enfarktüsü, ST elevasyonsuz miyokard enfarktüsü ve anstabil angina pectoris. Şimdi konu oldukça geniş olduğu için ben aslında size akut koroner sendromla ilgili acil yaklaşımda en son kılavuzlarda neler değişti, hangi değişiklikler var ve en önemli noktalar hangileri, onları anlatmaya çalışacağım. Bizim ST elevasyonlu miyokard enfarktüsü kılavuzumuz 2017 yılında yayınlandı. Yine ST elevasyonsuz akut koroner sendromlar kılavuzumuz da 2020 yılında yayınlandı. Bu ST elevasyonsuz akut koroner sendromlar kılavuzu hem non-ST elevasyonlu MI hem de unstable angina pectoris hastaları için önerileri içeriyor. Şimdi ilk olarak ST elevasyonlu MI'den başlarsak, ST elevasyonlu MI hastalar için acilde kafa karışıklığı yaratan bazı durumlar var. Bunlardan bir tanesi biliyoruz ki dağ bloğunun oluşu. Sol dağ bloğu varsa aslında bunu hepimiz biliyoruz. Skarboza kriterlerini kullanacağız. ST elevasyonlu MI tanısını koymak için.
Eğer sağ bloğu varsa sağ bloğu ST elevasyonunu gizleyemiyor fakat yine de bazen kafa karışıklığı yaratabiliyor. Bir diğer kafa karışıklığı yaratan durumlardan birisi hastada pace ritminin olması. Bunda da yine aslında şunu yapmamız lazım. Scarboza kriterlerini uygulamamız lazım ST elevasyonu MI tanısını koymak için. Fakat yine şunu da bilmeliyiz ki bu durumda kriterler biraz daha az spesifik. Yine acilde sıklıkla gözden kaçabilen bir durum var. İzole posterior miyokard enfarktüsü. Bunda eğer hastanın V1 ve V3 derivasyonlarında 0.5 milimetreden daha fazla bir ST depresyonu varsa o zaman bizim hastaya ilave V7 ve V9'dan yani posterior göğüs derivasyonlarından bir EKG almamız ve bu EKG'de V7 ve V9'da 0.5 milimetrenin üzerinde bir ST elevasyonu aramamız lazım. Posterior miyokard enfarktüsü bazen çünkü EKG'de kendini gizlemiş olabiliyor. Bu önemli bir bulgu. Kısaca aslında şöyle söyleyebiliriz. Bir hastanın EMA ile uyumlu bulguları var, semptomları var fakat çok da kolay yorumlanamayan bir EKG'si var. İşte dal bloğu gibi ya da ventriküler pace ritminde olması gibi. Böyle bir durumda ne yapmamız lazım? Böyle bir durumda aslında hastayı son kılavuzlar şunu öneriyor acil uzmanlarına. Bu hastayı primer PCI stratejisi için yönlendirin. Değişikliklerden bahsedecek olursak acil servis, acil hekimlerini ilgilendiren değişikliklerden bahsedecek olursak bizim kılavuzlarımızdaki önemli değişikliklerden bir tanesi artık hasta tipik göğüs ağrısıyla gelirse sol dağ bloğunu ve sağ dağ bloğunu eşit önemlilikte kabul edin diyor. Yani hasta sağ dağ bloğu ve tipik bir göğüs ağrısıyla gelirse o zaman o hastaları da primer PCI yani urgent acil PCI yaklaşımı için mutlaka refere edin önerisinde bulunuyor. Bir diğer önemli nokta eğer siz hastayı ilk 2 saat içerisinde primer PCI uygulanabilecek bir merkeze yönlendirebilirseniz aslında burada kasıt şu 2 saat içinde oraya gitmesi değil. 2 saat içinde bu hastaya koronerinden telin geçmesi anlamına geliyor bu. Eğer bunu yapabileceğinizi düşünüyorsanız bu hastayı primer PCI için yönlendirin. Fakat eğer bunu yapamayacağınızı düşünüyorsanız o zaman fibrinolitik tedavi uygulayın deniyor. Fakat fibrinolitik tedaviyi de hastane ortamında değil de mümkünse ambulansta vermek öneriliyor. Zaman kaybetmemek açısından. Çünkü hastaya fibrinolitik tedavisini ambulansta verdikten sonra hastayı tekrar değerlendirip eğer tedavi kriterleri yeterli değilse yani EKG'sinde ST rezolüsyonu olmadıysa bu hastayı tekrar mümkün olan en kısa zamanda rescue PCI için yine PCI yapılabilen bir merkeze iletilmesi öneriliyor. Şimdi bütün ST elevasyonlu MI hastalarında mutlaka defibrilatör kapasitesine sahip bir monitör cihazına bağlamak hastaları çok önemli. Hastalara kan örneklemesi yapabilirsiniz fakat bu sizin tedavi yaklaşımınızı yani hastayı primer PCI için yönlendirmenizi kesinlikle geciktirmemeli. Diğer önemli bir nokta değişikliklerden önemli bir nokta eğer hastanın oksijen satürasyonu %90'ın altında ise hastaya oksijen vermek zararlı olabiliyor. O yüzden ST elevasyonlu MI hastalarının hepsine direkt ilk gördüğümüz anda oksijen bağlamak çok mantıklı olmayabilir. O yüzden oksijen satürasyonunu bu bağlamda değerlendirmek önemli. Hastanın şikayetlerini azaltmak için, ağrısını gidermek için acilde IV opioidler, morfin gibi verilebilir. Yine çok anksiyöz hastalarda bir benzodiazepin ile hastanın biraz daha sedatize olması sağlanabilir acil yaklaşımı açısından. Şimdi burada önemli bir nokta da ST elevasyonlu miyokard enfarktüsü hastasını mümkünse işte 112 ile ve kardiyoloji departmanı ile iletişime geçip hiç acil serviste bekletmeden hatta acil servise hiç uğramadan hastanın direkt kateterizasyon laboratuvarına çıkmasını sağlamak. Bu çok önemli bir nokta. Fakat eğer siz hastayı bekletmek zorundaysanız bir şekilde o zaman mümkünse bunun uygun monitörize bir birim olması gerekiyor. Eğer hasta ST elevasyonlu miyokard enfarktüsü tanısıyla geldi, siz tanıyı koydunuz ve hasta ilk 12 saat içinde bu hastaya mutlaka reperfüzyon yapılması lazım. Bu ya primer PCI olacak ya da fibrinolitik olacak ama primer PCI her zaman daha ön planda öneriliyor. Hastanın ST elevasyonu yok fakat birazdan sayacağım bulguları var. O zaman da siz hastayı yine ST elevasyonu MI gibi değerlendirip urgent PCI yani acil PCI'ye yönlendirmeniz gerekiyor. Bunlar neler? Hemodinamik instabilite, kardiyojenik şok,
devam eden göğüs ağrısı medikal tedaviye dirençli, hayat tehdit edici aritmiler veya kardiyak arrest, MI mekanik komplikasyonları, akut kalp yetmezliği, rekürrent ST segment ve T dalga değişiklikleri ya da intermittent ST elevasyonu olması. Bunlar varsa yine hastayı acil PCI'ye yönlendirmemiz gerekiyor. Fakat şunu da bilmemiz lazım. Hasta 12 saatten sonra başvurdu. ST elevasyonuna MI tanısı koyduk. Fakat hasta bir şekilde gecikmiş. 12 saatten sonra gelmiş. O zaman da yine hastayı mümkünse primer PCI olan bir merkeze yönlendirmek. Yani bu hasta artık zaman kaybetmiş, ben bunu medikal tedaviyle takip edeyim demek doğru değil. Bu hastayı da yine PCI için yönlendirmek gerekiyor. Bütün hastalara tanıyı koyduğumuz anda potent bir P2Y12 inhibitörü vermemiz lazım. Bu prasugrel olabilir ya da ticagrelor olabilir. Klopidogrel'i sadece bu ajanlar elimizde yoksa, tolere edilemiyorsa ya da kontraindike ise verebiliriz. Aspirin yine olmazsa olmazımız, tüm hastalara ilk kontakta vermemiz gerekiyor. Anfraksiyonu heparini ST elevasyonlu MI hastalarında enoxaparin'e tercih ediyoruz. Çünkü anfraksiyon heparin klas 1 endikasyon taşıyor. Enoxaparin ise klas 2 endikasyon taşıyor. Eğer primer PCI'ye yönlendiremiyorsunuz, fibrinolitik tedavi vermek zorundasınız. O zaman bunu mümkünse hastane öncesi aşamada yapın. Mümkünse fibrin spesifik bir ajan tercih edin. Tenecteplaz, alteplaz ya da reteplaz gibi. Bunlardan tenecteplaz tek doz uygulaması olduğu için daha avantajlı. Eğer fibrinolitik tedavi veriyorsanız o zaman potent P2Y12 inhibitörlerini kullanmayın. Klopidogrel kullanın ve klopidogrelin dozu da 600 mg değil 400 mg olsun. Şimdi ST elevasyondan bahsettikten sonra biraz da non-ST elevasyonlu akut koroner sendromlardan bahsedelim. Burada non-ST elevasyonlu akut koroner sendromlar derken bu hem non-ST elevasyonlu MI'yi hem de unstable angina pectoris'i tanımlıyor. Troponin bir önceki konumuzdu. Veysel çok güzel bahsetti. Burada yeni kılavuz high sensitive kardiyak troponinlerin özellikle kullanımını ısrarla vurguluyor. Çünkü bu daha hızlı rapid, daha hızlı rule out ve rule in algoritmaları sağlıyor ve daha doğru tanıyı sağlıyor. Burada hangi kiti kullandığımızı ve bu kullandığımız kitin hangi algoritmayla valide olduğunu bilmek çok önemli. Bunu bazen biraz gözden kaçırabiliyoruz. O yüzden hastanemizin biyokimya uzmanlarıyla konuşup kitimizin hangi algoritmayla valide olduğunu sormamız gerekiyor. Bir hasta göğüs ağrısı da geldi. Hastamızın EKG'si normal olabilir. Bu çok önemli. ST depresyonu hafif, orta veya şiddetli olabilir veya T dalga değişiklikleri olabilir. Hasta geldiği anda bir troponin alacağız hastadan. Daha sonra biraz önce söyledim, hastanemizdeki troponin kiti hangi algoritma ile valide ise onu uygulayacağız. 1 saatle valide olabilir, 2 saatle valide olabilir. Bazen ikisiyle de valide olabiliyor. Bizim hastanemizdeki mesela ikisiyle de valide. 1 saat ve 2 saat ya 1 saati göreceğiz ya 2 saati göreceğiz. Eğer hala tanımız aradaysa, emin değilsek o zaman 3. saatte 3. bir troponin ölçümü yapabiliriz. Hastamızın tanısını koymak ya da dışlamak için. Veysel de bahsetti aslında. Yüksek troponin durumlarında akut koroner sendromların ayrı tanısında aklımıza işte taşikardiler, kalp yetmezliği, hipertansif krizler, kritik hastalıklar, miyokardit, Takotsubo sendromu, kapak hastalığı, aort diseksiyonu, pulmoner embolizm, pulmoner hipertansiyon, renal bozukluklar, nörolojik bozukluklar, kardiyak kontüzyon ya da kardiyak cerrahiler, hipo ya da hipertiroidizm, infiltratif hastalıklar, özellikle amiloidoz, hemokromatoz, sarkoidoz ve skleroderma gibi, ilaç toksitesi veya zehirlenme, ekstrem sporlar ve rabdomiyoliz gelmeli. Biraz önce troponin yüksekliğinin ayırıcı tanısından bahsettim. Peki göğüs ağrısının ayırıcı tanısında ne var? Bunu 6 ana başlık altında toplayabiliriz. Kardiyak nedenleri biraz önce aslında saydım. Pulmoner emboli, pulmoner hipertansiyon, bronşit, pnömoni veya pleurit olabilir. Vasküler nedenlerden aort diseksiyonu, semptomatik aort anevrizması veya stroke, inme olabilir. Gastrointestinal nedenler olabilir. Reflüs, spazm, peptikulkus, gastrit, pankreatit veya kolesistit gibi. Kas iskelet sistemi nedenler olabilir. Travma, kostokondrit, servikal patolojiler gibi ve yine anksiyete bozuklukları, herpes ya da anemi gibi durumlarda akut koroner sendromların ayırıcı tanısında düşünmemiz gereken hastalıklar, eğer hastamızda göğüs ağrısı varsa. Hastalara ilk 10 dakikada muhakkak bir EKG çekmeliyiz. Biraz önce bahsettim. Eğer 0 saat 1 saat algoritmaya valide bir kitimiz varsa ölçümümüzü 1. saatte yapabiliriz. Eğer 0 saat 2 saate algoritmasına valide bir kitimiz varsa ölçümümüzü 2. saatte yapabiliriz. Fakat bunlarla hala tanıda şüphe yaşıyorsak o zaman 3. saatte tekrar bir ölçüm almamız gerekiyor. Fakat tanısal
anlamda ek bir biyokimyasal markera ihtiyacımız yok. Fatty acid binding protein ve kopeptin gibi biyomarkerlar konuşuluyordu fakat bunları artık bizim kılavuzlarımız önermiyor tanısal amaçla. Hala tanıda şüphemiz varsa o zaman ekokardiyografi veya CT anjiyografi ile hastalarımızı tanısını koyabilir ya da dışlayabiliriz. Ve şu önemli bir nokta, mutlaka bir non-ST-MI şüphesi olan hastada tanıyı koyana ya da dışlayana kadar hastanızı monitörize halde tutun. Yine ek biyokimyasal markerların tanının yanında prognostik stratifikasyon açısından da, prognostik değerlendirme açısından da herhangi bir önemi yok. Kılavuzlar artık bunları önermiyor. Yine aspirin tüm hastalarımız için ilk kontak anında, tanıyı koyduğumuz anda verilmesi gereken bir ilaç. Fakat bu belki de en önemli nokta ve en majör değişiklik son kılavuzda akut koroner sendromlara acil yaklaşımı için artık P2-Y12 inhibitörlerinin acilde verilmesi önerilmiyor. Yani hastanın koroner anatomisi bilinmeden, yani bu aslında hastanın daha koroner anjiyografiye gitmemiş olduğunu gösteriyor bize. Onu anlatmaya çalışıyor. Hasta eğer koroner anjiyografiye gitmediyse bu hastaya P2-Y12 inhibitörü vermeyin deniyor. Fakat şöyle de bir durum var. Eğer hastada yani uzak bir yerdesiniz, 2 günlük bir mesafede, var mıdır öyle bir yer bilmiyorum ama hastaya ilk 24 saatte anjiyo yapılamayacak. O zaman bir P2-Y12 inhibitörüyle tedavi mantıklı olabilir. Eğer hastanın yüksek kanama riski de yoksa. Burada yine klopidogrel, eğer elimizde prasugrel ya da ticagrelol yoksa tercih edebileceğimiz bir ajan. Yoksa kontraindike ise ya da tolere edilemiyorsa, onun dışında bu hastalara da yine prasugrel veya ticagrelol vermemiz lazım. Biraz önce hastanın yüksek kanama riski yoksa dedim. Yüksek kanama riskini nasıl daha kantitatif bir şekilde değerlendirebiliriz? Academic Research Consortium High Bleeding Risk Kriterya dediğimiz yüksek risk kriterleri var. Burada bu bizim 2020'deki non-ST-MI kılavuzumuzda var bu kriterler. Eğer bunlardan bir majör ya da 2 minor kriteri varsa hastanın yüksek kanama riskine sahip olduğu düşünülüyor. Non-ST-MI hastaları için de yine anfraksiyone heparini enoxaparin'e tercih ediyoruz. Fakat eğer bir hasta daha önceden enoxaparin ile tedavi edildiyse o zaman enoxaparin ile devam etmek öneriliyor. Yani anfraksiyone heparin ile enoxaparin arasında geçiş yapmak klas 3 endikasyona sahip ve önerilmiyor. Yine non-ST-MI hastalarında da semptomatik tedavi amacıyla ne yapabiliriz? Hastamızın eğer devam eden semptomları varsa sublingual veya IV nitratları acilde kullanabiliriz ve bir beta blokörün belki acilde başlanması mantıklı olabilir. Yine hastamızın eğer kontrol edilemeyen hipertansiyonu ya da kalp yetmezliği bulguları varsa bu hastalara IV nitratlar verebiliriz. Fakat hastamızda vazospastik anjina konusunda şüphemiz varsa o zaman bu hastalarda beta blokörlerden uzak durmak ve bu hastalara mümkünse kalsiyum kanal blokörleri ve nitratları kullanmak öneriliyor. Biraz önce söylediğim gibi bu anlattığım non-ST-MI'daki önerilerin hepsi anstabil angina pectoris için de geçerli. Ben ilginiz ve sabrınız için teşekkür ederim. Ahmetciğim çok teşekkür ederiz. Çok güzel anlattın. Çok ayrıntılı anlattın. 3 cümleyle kısaca acile gelen arkadaşlar acile akut koroner sendromla gelen hastada akut MI ile geldi, ST yükselmesi. Dedin ki mümkünse direkt laboratuvara gitsin, hatta ambulansla geliyorsa. Acildeki arkadaşlar ne yapsın, ne versinler? Yani aspirini söyledin, klopidogrel söyledin. Bunu hızlıca bir tekrar vurgulamak önemli bence. Ne yapsınlar acildeki arkadaşlar? Sarı serum mu versinler, ne yapsınlar? ST elevasyonlu MI için mi, non-ST MI için mi abi? İkisinde de soruyorum. İkisinde de. Ya aslında şöyle, semptomatik tedavi için eğer hastada işte iskemik semptomları varsa IV opioid yani morfin verebilirler. Eğer hasta çok anksiyozse bir benzodiazepin verebilirler hastaya. Hastanın şikayetleri için, ağrısı için yine beta blokörler veya IV nitrat verebilirler. Ve vazospastik anjinadan şüpheleniyorlarsa da o zaman kalsiyum kanal blokörü veya nitrat verebilirler. Heparin yapsınlar mı? O da mesela biz anjiyoyu aldık, hastayı soruyoruz. Acilde heparin yapılmış mı? Yani özellikle heparin konusu ve hani klopidogrel yüklendi mi konusu
biz laboratuvarda çok soruyoruz acilde yapılmış mı diye. Hani orada doğru mesajı vermek açısından soruyorum. Abi şöyle aslında kılavuzda bu yani anfraksiyone heparin işte kleksana üstündür onu verin diyor ama şurada verin demiyor. İlk kontakta da verin demiyor. O işi biraz herhalde şeye bırakmış yani acille kardiyoloji hangisi verirse versin kısmına bırakmış ama ben acilde verilmesi taraftarıyım. Yani o hastada çünkü ne kadar erken bu antikoagülasyonu sağlarsak o kadar iyi diye düşünüyorum. O yüzden de hem ST elevasyonlu MI grubunda hem non-ST MI grubunda bence ilk kontakta anfraksiyonu heparin özellikle daha önceden enoxaparin uygulanmamışsa verilmesi gerekiyor. Kesinlikle katılıyorum. Bence de heparini acilde hasta görülür görülmez yapmakta fayda var. Standart heparin. Çok teşekkürler. Soru katkı var mı? Ömer Hocam geleceğiz. Buyurun Doktor Bey. Doktor Mehmet Okumuş, Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi'nden. Önce bu ortak oturum yaptığınız için teşekkür ediyorum. Gerçekten bizim için de çok faydalı. Sizler için de faydalı olduğunu inanıyorum. Ahmet Hocam biraz, tabii konu çok geniş olduğu için kendisi de söyledi. Özet geçti. Ben bir yere vurgu yapmak istiyorum. Ahmet Hocam bir yerde bir şey söyledi. Yani açabilirdi ama açmadı. Çünkü vakti sınırlı. Özellikle posterior MI'larda, ST elevasyonlu MI'larda bazen posterior derivasyonlar ne yapmıyor? Yansımıyor. ST elevasyon olmuyor. Ama hastanın özellikle kliniği varsa burada ST elevasyondan ziyade ne önemli? Resiprok önemli. Yani V1 ve V3 arasında anlamlı şekilde ST depresyonu ve özellikle V2'de R hakimiyeti ve pozitif bariz T dalgaları bize ne yapması gerekiyor? ST elevasyonu MI yönünden, posterior MI yönünden yani posterior derivasyonlarda ST elevasyonu olmasa bile mutlaka düşündürmesi gerekiyor. Bunu bazen çekiyoruz çünkü ne yapıyor hasta? Obez oluyor veya çekim kaliteli olmuyor. Posterior derivasyonlar bize yol göstermiyor. ST elevasyon olursa zaten sıkıntı yok. Bir de Ahmet Hocam hızlı geçti. Sağdol bloğu olduğu zaman işte her zaman göstermeyebiliyor diyor. Özellikle sağdol bloğu ile klinik varsa yeni gelişen sol anterofosikal blok birlikteyse o zaman o da hocam kusura bakmayın tercih satıyor gibi oluyor ama LED oksijenini düşünüyor. Yok hocam estağfurullah güzel yani bunlar katkılar şey, bunlar. Yani ayrıntı ama artık o biz ayrıntıya inmek durumundayız çünkü ST elevasyonu prekursörü bunlar. Hastaya erken tanı koymak açısından çünkü LED kötü prognozlu olabiliyor. O yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Yani sağ dal bloğuyla birlikte klinik varsa sol anterior fasikülo blok birlikteyse yeni geliştiyse mutlaka LED oksijenini düşünmek gerekiyor. Aslında bunların hepsi çok geniş konuşulacak. Evet. Saatlerce konuşsak EKG apayrı bir derya deniz zaten. İşte biz de ne yapalım? Bir saat içerisinde acille ortak paydalarımızı hızlıca bir özetleyelim istedik. Teşekkürler katkınız için. Arkadan bir soru var. Arka tarafa. Ömer Hoca sana da geleceğiz de kardiyologları sona bırakıyoruz. Misafiriz burada onun için. Merhabalar. Ben Göztepe'den Doktor Alper. Point of care troponinin kullanımı ile ilgili bir yani açıkçası ben biraz Başar Hoca'ya da belki soruyor olabilirim. Hani öyle bir inisiyatif kullanmaya başlasak mı? Çünkü ST segment elevasyonda MI'de gerçekten hasta acil serviste bence de zaman kaybediyor. Yani çok kolay tanısı konuluyor ama bazen işte troponin beklenebiliyor falan. Hani 112 sistemi hemen point of care troponin baktığı anda zaten şüpheli göğüs ağrısında direkt koroner merkezine de sevk edebilir. Hani Ahmet Hocam onu hatırlatınca benim de aklıma geldi. Sizin fikirleriniz nelerdir? Teşekkür ederim. Yani aslında biraz yarım anladım hocam tam duyamadım. Siz duydunuz mu soruyu? Ahmet sen bir şey söylemek ister misin? Şimdi şöyle kılavuz point of care troponinin kullanılmasını önermiyor. Yani bu algoritma 0-1 saat veya 0-2 saat algoritmalarını kullanın diyor. O yüzden kendi adıma ben de önermiyorum açıkçası. Yani ben aslında soruyu bana da yönettiğin şey çok anlayamadım. Yani yapalım mı yapmayalım mı dedin. Orayı çok Covid hastası dedik değil mi? Covid'de yok. Hocam bir tekrar edersen. Covid'de troponin mi? Tam duyamadım. Hocam şöyle point of care troponin var ya POC troponin. Pardon, aslında yeni şeyler geliyor. Yani aslında onun belki 112 sistemi tarafından kullanılması tabii bizim acil serviste kullanmamızdan ziyade
kullanımıyla beraber Anladım. işte koroner yoğun bakıma direkt sevklerde belki hani ambulans aracılığıyla geçilebilir mi? Çok önemli bir konu ama bizim burada uyguladığımız sistem genelde Anglo-Sakson modeli. Yani Anglo-Sakson modelinin de şu andaki yaklaşımı özellikle bu tür hastaların mutlaka acil servis aracılığıyla yine de kardiyolojide refere edilmesi gibi bir yaklaşım var. Şu anda takip ettiğimiz modelde bunu tercih ediyoruz. Ama sizin dediğiniz konularda bazı çalışmalar önümüze geliyor. Hangisinin daha faydalı olduğu netleşirse belki o sisteme geçilebilir. Onun da kendi içinde barındırdığı bazı sakıncalar oluyor. O yüzden hani konuyu çok daha fazla uzatmamak açısından ama gündemimize gelmemiş bir konu değil. Geldi. Yine de istişarelerle belki böyle bir yola gidilebilir. Hasta açısından hangisi faydalısa onu yapabiliriz. Ben de çok uzatmamak için. Ömer Hocam son sizden alalım. Sonra. Ya ben burada şeyinizi merak ediyorum. Mesela şu anda kullanan var mı daha doğrusu triple rulat CT ile dışlamak için mesela miyokard infarktüsü, pulmoner emboli, aort diseksiyonu. Yani çoğu patolojiyi dışlayan bir yöntem. Hani acilde çok kullanımı var mı? Şu anda arkadaşlar nasıl kullanıyor bilmiyorum. Hani Türkiye'de çok hani yaygınlığı ne durumda ama yani aslında mesela göğüs hastaya geldi. Biz şüpheleniyoruz. Bu MI de olmayabilir. Bir diseksiyon olabilir. Pulmoner emboli olabilir. Aslında onun yaygınlaşması bilemiyorum. Şimdi radyasyon var. Orada bir kontrast etkisi var. Yani baktığım zaman eğer triple ruat uygulanabilirse yani bütün patolojiyi yani neredeyse çoğu patolojiyi dışlamış oluyoruz. Böyle mortal olabilecek. Şu anda acilde kullanımı nasıl bilmiyorum. Hani çok bizim de kardiyak acil olduğu için bizde genel acil yok. Diğer acillerde nasıldır durum bilmiyorum şu an için. Sizin acilde derken hocam şey mi? Kardiyoloji? Yok BT anjiyonun hocam şeyde. Hayır siz hangi hastanedeydiniz? Ha hocam Mehmet Akif. Mehmet Akif yani bizim beraber kanuni Mehmet Akif ekibiyiz. Tabii öyle siz de onlar dıştan hep biz dışlıyoruz mecburen. Ama şöyle triage kuralı bizde aslında geçerli ama hani tam yaygınlaşmadı ama yaygınlaşmamasının sebebi de burada pratik uygulamada ve kılavuzlarda yeterince yer almamasından kaynaklanıyor. Neden? Şimdi eğer akut MI ağırlıklı düşündüğüm bir hasta varsa bunu beta anjiyoya gönderip dışlamak yani böyle bir ihtimal dahilinde uygun gelmiyor. Onun için hani akut MI hedefimiz akut MI, akut koroner sendromu ilk aşamada ilk yerinde tespit edebilmek. Yoksa hani muğlak olan vakalar için tabii bunu öneriyoruz muğlak vakalar için. Ama bizim işimiz de muğlaklığı gidermeye çalışmak. Zaten bütün çabamız o. Yani o yüzden rutine bindiremiyoruz. Bizim kötü deneyimlerimiz de var Türkiye çapında. İşte TOMO'ya gönderip arrest olan bir hasta veya işte laboratuvarda bilmem şey yaparken giden bir hasta gibi. Yani bizim Türkiye derken dünyada da bu deneyim böyle. Dolayısıyla hani onu rutin öncelik olarak yaygınlaşmış değil. Seçilmiş vakalarda Rutin değil, ortak şöyle dedim. kanaatle Ben hani güzel olur. vermek için şimdi biz geliyor hastalardan EKG çektiriyoruz, troponin alıyoruz diyoruz ki normal gidin. Şimdi bu hastalar ani arrest oluyorsa aslında bir kısmı bunların aort diseksiyonu, pulmoner emboli böyle masif. Ya geldi mesela EKG'si normal, troponin de normal. Eğer sizin klinik hasta rahat değilse özellikle rahat olmayan hastalar oluyor böyle yani hasta rahat değil ama EKG çok normal, troponin de normal. 1 saat, 2 saat, 3 saat ciddi bir zaman. Öyle şimdi Yani öyle adli yargıya intikal etmiş vakalar var bizde de bizim acilde de var. Hatta bir tane çok dramatik olduğu için anlatayım. Bizim bir tane hemşiremizin hastanede başhemşire yardımcısının babası göğüs ağrısıyla geliyor acile. Acilde takip ediliyor. Bizimkiler de görüyor. EKG, kardiyolog tarafı da, acil tarafı da. Troponin. Hepsi normal. Hasta eve gönderiliyor. Ertesi gün daha şiddetli ağrıyla gelip arrest oluyor. Bakıyorlar. Aort diseksiyon. Tabii ki hasta rahat değilse, EKG'si de temiz olsa. Şimdi bunu zaten acilde ve bizim kardiyoloji konsültasyonlarında bizim tarafın ve acil tarafının aslında kaçırdığı çok önemli bir noktaya parmak bastınız Ömer Hocam. Bazen hasta geliyor. Şimdi hasta rahat değil. Ama her şey normal. EKG'si normal, troponini normal. Şimdi rahat olmayan bir hastayı göndermemek lazım. Ya kardiyoloji yatıracak onu ya müşahedeye devam edecek. Yani rahat değilse başka şeylere bakacağız. İşte orada BT ve diğer görüntüleme modaliteleri çok işe yarar. Hocam orada hemen bir şu katkıyı yapayım. Ben o zaman Ömer Hoca'ya bir düzeltme yapmam lazım. Tabii biz ilk başlangıçta bunu kullanmıyoruz ama sizin dediğiniz hasta grubunda biz bunu kullanıyoruz.
Yani sizin dediğiniz hasta grubunda rutin kullandığımız bir yöntemdir ama şeye katılıyorum. Ertuğrul hocamıza o da şu, yani bizim zaten böyle olması lazım. Bütün derslerimizde, bütün uygulamalarımızda bunun üzerine basıyoruz. Yani aktif göğüs ağrısı olan bir hastada mutlaka o hastanın takip altında tutulması ve gönderilmemesi gerekiyor. Göğüs ağrısının tanısı konmadan gönderilmemesi gerekiyor. Çünkü sadece akut koroner değil, 5 grubumuz var bu hasta için. Bunların hepsinin ekarte edilmesi gerekir. O da pulmoner emboli, ondan sonra aort diseksiyonu, pneumotoraks ve kardiyak tamponat açısından hastanın mutlaka göğüs ağrısı nedeninin ortaya konması gerekiyor. O konuda bizim kılavuz önerilerimiz bu doğrultuda ama hani yaygın bu şekilde kullanımı konusunda hani ilk gelen hasta olarak anladığım için ben size öyle cevap vermiştim. Ama eğer troponin negatif ve EKG bir şey olmayan hasta mutlaka dışlama yapıyoruz. Evet Mehmet hocam, çok da uzattık ama evet. Mikrofon verelim Mehmet Bey. Hocam bu konu önemli olduğu için vurgulamak istedim izninizle. Şimdi akut koroner sendromu dışladık hastada. Göğüs ağrısıyla geldi. Akut koroner sendromu dışladık. Diğer ölümcül vakaları da dışladıktan sonra AHA'nın tavsiyesi hocam bu hastalarda ileri şey yapmak. Kılavuzda 2010 kılavuzunda belirtiyor. İleri yöntemleri denemek, işte koşu bandı, eko, koroner, BT anjiyografi. Şimdi biz biliyoruz artık bütün her tarafta acillerde yüksek hızlı şeyler var. Tomografiler var. 128, 56 bile kalmadı neredeyse. Ama bunlar neye uygun değil? Koroner beta anjiyo uygun değil. Bunlarda EKG kiti olması gerekiyor ve de hızının yüksek olması gerekiyor. Yani kesit şok olabilir ama hızının uygun olması gerekiyor. O yüzden bu hastalar her hastanede olmadığı için biz mesela rule out yapıyoruz ama çok spesifik hastalarda. Tavsiye üzerine. Bizim elimizde değil. Bunu kardiyoloji ve radyoloji işbirliğinde yaptırabiliyoruz. Bizim elimizde değil. Tabii. Hocam bunun için de biliyorsunuz 15-20 yıllık bir geçmişi var. Göğüs ağrısı ünitelerin acil servislerdeki yeri diye. Tabii o göğüs ağrısının sebebi ve ekartasyonu sağlanıncaya kadar bu tetkiklerin devam etmesine taraftarız. Çok da dediğim gibi çok önemli bir konu. Kesinlikle devam edelim hocam. Evet, çok teşekkür ederiz tekrar Ahmet hocam. Gördük sizi de. Ben teşekkür ederim hocam. Şimdi tabii konular önemli. Biz de acilciler, kardiyologlar birbirimizi bulmuşken biraz fazla konuşuyoruz herhalde ama güzel olduğunu düşünüyorum. Sizin oturumları sarkıtmak endişesi taşıyorum ama kesmek de istemiyorum tartışmaları. Onun için lütfen kusura bakmayın. Davran Çiçek hocamız, Profesör Doktor Davran Çiçek yakın buraya, Alanya'dan geldi. Orada Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nin kardiyoloji kliniğini kurdu. Sağ olsun. Burada bizimle beraber. O da kalp yetersizliği, akut kalp yetersizliğini anlatacak. Davran hocam, senin bölgedeyiz. Buralar sizin bölgeniz. Teşekkür ederim. Buyurun. Değerli başkanlar, değerli hocalarım, sevgili meslektaşlarım. Öncelikle Atudere ve Türk Kardiyoloji Derneği'nin yöneticilerine beni bu toplantıya konuşmacı olarak davet ettikleri için çok teşekkür ederim. Ayrıca Sayın Joseph Burgado ile aynı panelde konuşmacı olmak benim için de ayrıca bir onur. Ben bugün sizlerle akut kalp yetmezliği konusunda bir konuşma yapmak üzere çağrıldım. Kalp yetmezliği bizim kılavuzlar bazen 6 ayda bir, bazen yılda bir güncellenir. Kalp yetmezliği kılavuzumuz da Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin bundan 1,5 ay kadar önce güncellendi. Tabii kalp yetmezliği genel olarak kalp yetmezliği. Yani hem kronik kalp yetmezliği hem akut kalp yetmezliği. İkisini beraber güncellendi. Ben hem o kılavuzdaki bazı değişiklikler aktarmak istiyorum. Hem de genel olarak kalp yetmezliğine yaklaşımımız nasıl olmalı, bu konuda bir şeyler anlatmak istiyorum. Şimdi buraya konuşmama başlarken kısa bir anekdotla başlamak istiyorum. Şimdi akut kalp yetmezliğinde aslında biz kardiyologlardan önce değerli acil uzman arkadaşlarımızın yeri bence bambaşka. Hatta hayati öneme haiz denebilir. Çünkü en önce siz karşılaşıyorsunuz, biz bu hastaları görmeden önce. İlk müdahaleyi siz yapıyorsunuz, ilk tanıyı siz koyuyorsunuz. Biz daha sonraki aşamalarda olaya dahil oluyoruz. İlk birkaç dakika, belki ilk 10 dakika bu hastalar için inanılmaz derecede önemli. Belki VT atağında, belki VF atağında, belki kardiyak tamponatta ilk müdahaleyi sizler yapıyorsunuz.
O yüzden öncelikle sizin akut kalp yetmezliği hastalarında acil yaklaşımınız ve sonra da tabii bizim yaklaşımlarımız bu hastalar için hayati öneme haiz oluyor. Küçük bir anekdot anlatayım, hemen konuya gireceğim. Bir kardiyoloji uzmanı arkadaşımızın babası Akseki, Antalya-Ankara istikametinde hanımıyla beraber yola çıkıyorlar bundan birkaç ay kadar önce. Çok değerli de bir arkadaşımız, değerli de bir dostumuz. Yolda baba fenalaşıyor, hemen sağa çekiyor, hızla dekompanse hale geliyor, arrest oluyor. Ne şanslıdır ki 3 tane acil uzman arkadaşımız Antalya'ya tatile geliyorlar Ankara'dan. Yoldalar ve kadının çırpınışlarını görüp yolda duruyorlar. İniyorlar ve düşünün yani 3 tane acil uzman arkadaşımız kalp yetmezliğine o anda müdahale etmeye çalışıyorlar. Fakat tatile geldikleri için mayo, şort falan var yani. Yanda tıbbi donanımları eksik. Sonuçta elinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Ve babamız ne kadar şanslı ki Akseki'den bir ambulans Antalya hasta götürüyor. Ve ambulans da duruyor. Tabi orada donanım da var. Defibrilatör, işte entübasyon cihazları, adrenalin, atropin falan. Her türlü müdahale yapıyorlar. Aşağı yukarı 40 dakika civarında restorasyon uyguluyorlar. Fakat kaybettik babayı. Bu anekdotu anlattım. Çünkü bu senaryo ha yolda ha acilde. Öncelikle sizlerin başına gelecek. Sonra tabii hep beraber bizim başımıza gelecek. Senaryo bu oluyor genelde. 2021 ESC kılavuzu, ben konuma döneyim artık çünkü konum oldukça uzun. Burada saatlerce konuşabiliriz. 1,5 ay kadar önce yayınlandı. Şimdi kalp yetmezliği deyince akut kalp yetmezliğine girmeden önce aslında biz kronik kalp yetmezliğinin, daha doğrusu kalp yetmezliğinin nedenlerini bilmemiz lazım. Kalp yetmezliğinin nedenleri şimdi bir kelimeyle geçeceğim nedenleri için chapter'lar var. Mesela diyeceğiz ki koroner arter hastalığı kalp yetmezliğinin nedenidir. Evet ama koroner arter hastalığı için bir textbook var ayrı ve bir chapter. Niye hipertansiyon için de hakeza öyle. Kapak hastalıkları, aritmiler, kardiyomiyopatiler, konjenital kalp hastalıkları, infektif hastalıklar ki belki COVID-19 bundan sonraki yıllarda bizim için en önemli belki kalp yetmezliği nedenlerinden biri olacak. İlaca bağımlı kalp yetmezlikleri, yine infiltratif hastalıklar, depo hastalıkları, endomiyokardiyal hastalıklar, perikardiyal hastalıklar, metabolik hastalıklar, nöromusküler hastalıklar, bunların her biri kalp yetmezliğinin ana nedenleri. Ve biraz önce söylediğim gibi her biri için bir chapter var. Her birini saatlerce konuşabiliriz. Fakat sonuçta konumuz bu noktada değil. Biz kronik kalp yetmezliği olan hastalarımızın belli aşamalarda dekompanse olduklarında ya da başka etiyolojilerle akut kalp yetmezliğine girdiği noktadaki durumu konuşmak üzere buradayız. Ama bunlar da aklımızda olması için kısaca değinerek başlamak istiyorum. Akut kalp yetmezliği semptom ve bulgularının hastanın planda olmayan şekilde acil servislere müdahalesini gerektirecek kadar hızla başlaması ve bozulması olarak tanımlanmış. Akut kalp yetmezliği hastaları hızla değerlendirilmeleri ve aynı hızla tedavi başlanması gerektiriyor. 65 yaş üzeri hastaların en önemli mortalite ve hospitalizasyon nedeni. Hastane içi ölüm oranları %4 ila 10 arasında değişiyor. Fakat daha önemli bir şey var. Bu hastaların yıllık mortalitesi %25 ila 30 ve yine yıllık bunların ölüm ve rehospitalizasyon oranları %45. Şimdi bu oranlar böyle sayısal değerler gibi geliyor ama en kötü malignancy türünden daha kötü bir prognozdan bahsediyoruz kalp yetmezliği hastalarında. Akut kalp yetmezliğinin ilk başvuru şekli biraz önce bahsettiğimiz babadaki gibi olabilir. Doğrudan akut kalp yetmezliği şeklinde başvurabilir. Ama genellikle zaten zemininde kronik kalp yetersizliği bulunan hastaların akut dekompansasyonu olarak acil servise görüyoruz. Yeni tanı akut kalp yetmezliğinin hastane içi mortalitesi dekompanse kalp yetmezliğinden çok fazla. Çünkü tanı konacak, yeni tedavi başlanacak, gerçek tedavileri almamış. Fakat uzun dönem mortalitesi tanı aldıktan ve hasta kurtulduktan sonra kronik kalp yetmezliğine göre bir tık daha düşük. Bu hastaların klinik şiddeti ve hastane içi seyri nelere bağlı? Tabii tetikleyen faktörlere bağlı. Hastanın kardiyak durumuna bağlı. Ve hastanın komorbiditesiyle doğrudan alakalı. Peki tanıyı nasıl koyuyoruz? Tanı hasta ilk acile girer girmez temasla başlıyor. Ve eş zamanlı olarak tedavi, ayırıcı tanı, nedenler, presipite eden faktörler, geri dönüşümlü sebepler, beraberinde hayati tehdit eden faktörlerin taranması ile eş zamanlı olarak devam edecek. Yani acile girdiği andan itibaren tanı, tedavi, ayırıcı faktörler hızla ardışık olarak bunları uygulamamız gerekiyor. Peki elimizde tanı için neler var? Biraz önce sayın hocaların bahsetti. Özellikle anemnez, hastanın kendisinden alabilirsek tabii kendisinden. Ama kendisinden alamazsak yakınlarından alacağımız anemnez belki bizi %80, %90 oranında tanıya götürecek
akut kalp yetmezliğinde hakeza koroner arter hastalığında da olduğu gibi. Klinik belirtileri ve semptomlar. EKG olmazsa olmaz. Bu hastalarda hızla eğer mevcut şartlar ona el veriyorsa mutlaka EKG'yi çekmeliyiz. Ekokardiyografi, yine akciğer grafisi ve akciğer ultrasonu. Bunlarla beraber son belki 10 yılda kullandığımız natriüretik peptitler son derece anlamlı. Natriüretik peptitler olmadığında bu testler önemli. Ama natriüretik peptitler varlığında artık öncelikli olarak natriüretik peptitlere de bakmamız gerekiyor. Tanı net ve kesin değilse BNP, N-terminal pro-BNP ve mid-regional pro-ANP mutlaka ölçülmeli. Tanıyı dışlıyoruz bunlarla beraber. Bunları birazdan detaylı olarak anlatacağım. Şimdi diğer tanı testleri neler? Biraz önce arkadaşlarımız, sayın hocalarımız anlattılar. Troponinler her ne kadar akut kalp yetmezliği bulunan hastalarda büyük çoğunluğunda yüksek saptansa da akut koroner sendrom tanısı için mutlaka kullanmalıyız. Neden kullanmalıyız? Çünkü biz biliyoruz ki bazen tamamen asemptomatik olabilir yaşlı hastalar. Ya da diyabet hastalar. Göğüs ağrısıyla gelmeyebilirler. Hani göğüs ağrısıyla beraber troponine baktığımız zaman daha spesifik bir şey buluyoruz ama hani göğüs ağrısı olmayabilir. Yalnızca nefes darlığı olabilir ki biz bunlara anjina ekvivalanı diyoruz. Bu durumda da troponinleri mutlaka görmek gerekir. Yine kalp yetmezliği semptomlarıyla gelen hastalarda mutlaka üre, serum kreatin ve elektrolitlerini görmemiz gerekiyor. Karaciğer fonksiyon testlerini değerlendirmeliyiz ki bunlar kötü prognoz hastaları saptamamıza sağlıyor. Hem hipotiroidizm hem de hipertiroidizm akut kalp yetmezliğini presipit edebilir. Mutlaka TSH'ını ölçmeliyiz. Yine nefes darlığı çeken hastalarda arteriyel kan gazı, şoktaki hastalarda laktat ve pH ölçülmelidir. Yine pulmoner emboli düşündüğümüz hastalarda dimer, pneumoninin presipit ettiği kalp yetmezliği hastalarda prokalsitenin ölçülüp 0.2'nin üzerindeyse antibiyotik başlanmalı. Yine pulse oksimetri mutlaka ilk hastayla buluşma anında takip edilmeye başlanmalı. Bunlar hasta acile ilk geldiğinde istememiz gereken testler ve tahliller. Şimdi Avrupa Kardiyoloji Derneği bunu şu şekilde şematize ediyor. Diyor ki hem öneri sınıfını veriyor. Yani klas 1 indikasyon, klas 2 indikasyonla neler isteyeceğimizi bahsediyor. Bir de hangi aşamalarda bunları görmemiz gerekiyor diyor. Bu da çok detaylı anlatmayacağım. EKG mutlaka görmemiz gerekiyor. Recommended yani klas 1 indikasyonla. Akciğer grafisi may be considered yani klas 2B indikasyonla. Yine akciğer ultrasonografisi. Ekokardiyografi, natriüretik peptitler, serum troponin, serum kreatinin, elektrolitlerimiz, kan demir durumu, TSH, dimer, prokalsitonin, laktat ve kan gazı analizleri mutlaka acil servis hasta geldiğinde ilk başvurmamız gereken testler ve tanı yöntemleri. Şimdi bunları değindikten sonra kısaca bizim dernek, Avrupa Kardiyoloji Derneği nasıl bunu şematize etmiş? Diyor ki hasta acile akut kalp yetmezliği semptomlarıyla başvurduğu zaman diyor biz neler yapmalıyız? Bunları söylemiş. İlk başvuracağımız testler, biraz önce bahsettiğim testler. Hemen ardından eş zamanlı olarak natriüretik peptitleri görelim diyoruz. Bunlar için tabii cut-off değerlerimiz var. Eğer BNP 100'ün altında ise, NT-proBNP 300'ün altında ise ya da mid-regional pro-ANP 120'nin altında ise akut kalp yetmezliğini dışlayabiliriz. Bu durumda başka tanıları düşünmemiz gerekiyor. Tam aksine bunlar bu bahsettiğim değerlerin üzerinde ise akut kalp yetmezliğini konfirme ediyoruz. Bazı hasta yaş grupları için detaylar var, onlara girmek istemiyorum. Mesela demiş ki Avrupa Kardiyoloji Kılavuzu 75 yaşın üzerindeki hastalar için demiş bu mid-regional pro-ANP'nin 1800'ün üzerinde olması gerekiyor diyor. Bu bir detay ama sonuçta cut-off değerlerimizden kısaca bahsedeceğim. Cut-off değerlerimiz bunlar. BNP için 100, NT-proBNP için 300, mid-regional pro-ANP için 120 milimetrenin, 120 gram mililitrenin altındaki değerler bizim için kalp yetmezliğini rule out edecek, dışlayacağımız değerlerimiz. Bunlara mutlaka eğer laboratuvarımız müsaade ediyorsa bunlara bakmalıyız. Günümüz için en güncel tanı yöntemimiz denebilir. Peki diğer testler gibi, sintigrafi gibi, efor testi gibi bunların da yalancı pozitiflik ve yalancı negatiflik durumları var mı? Troponinler gibi hakeza. Var tabii ki. Hangi durumlarda düşük natriüretik peptitli değerlerimiz oluyor? Mesela ilerlemiş son dönem kalp yetmezlikli hastalarda çok yüksek olması gerekirken tam aksine düşük saptıyoruz. Ya da obezitede düşük saptıyoruz. Akut pulmoner ödemde düşük saptıyoruz. Yine sağ kalp orijinli akut kalp yetmezliğinde de düşük olabilir. Peki tam tersi yüksek olabilir mi? Bizi yanıltabilir mi? Yalancı pozitif olabilir mi? Evet. Atrial fibrilasyon ve renal fonksiyon bozukluğunda da yüksek natriüretik peptit değerleri görülebilir. Bunlar da aklımızda tutmamız gereken durumlar. Peki hasta geldi acil servise kalp yetmezliğinde.
ne yapmamız lazım? Şimdi kalp yetmezliği derken, akut kalp yetmezliği derken birazdan bahsedeceğim. 4 formumuz var aslında. Fakat öncelikle dışlamamız gereken bir durum var. En önemlisi, hasta kardiyojenik şokta ve solunum yetmezliğinde mi değil mi? Eğer öyleyse, hasta geldi kardiyojenik şokta, tansiyonu 5, nefes alıp vermiyor ya da çok dispnesi çok ağırlaşmış bir dispnesi var. Eğer bu durumdaysa derhal tabii kılavuzun önerisi farmakolojik, yani ilaç desteği, mutlaka respiratuar destek ve mekanik destek cihazlarıyla bu hastalara yardımcı olmamız lazım. Yok hayır, hasta kalp yetmez semptomlarında geldi ama kardiyojenik şokta değil. Bize birazcık zamanımız var. Bir 10-15 dakika, bir yarım saat, bir saat zamanımız var. Bu durumda öncelikli olarak ayırıcı tanıyı yapmamız gerekiyor. Yine kılavuz akılda kalması amacıyla ayırıcı tanıyı en sık görülen nedenleri sınıflamış. Onu da şöyle demiş, sınıflandı, yani baş harflerini alarak şampit demiş. En sık gördüğümüz akut kalp yetmezliği nedenleri. Nedir bunlar? Akut koroneri sendrom, akut koroner sendromlar, hipertansiyon aciller, aritmiler, mekanik nedenler, pulmoner embolizm, enfeksiyonlar ve tamponat. Bunların hepsinin baş harflerini bir tek akut koroner sendromun C'sini alarak şampit olarak sınıflanmış. Yani öncelikle bunları ekart etmemiz, rule out etmemiz gerekiyor. Bunlardan birini saptama süremiz, yani akut kalp yetmezliğinde ayırıcı tanı için bize verdiği süre, eğer hasta şokta değilse 60 ila 120 dakika arasında mutlaka bu ayırıcı tanıları yapmamız gerekiyor ve bunlara yönelik spesifik tedavi yapmamız gerekir. Tedaviyi 3 aşamada öneriyor bize Avrupa Kardiyoloji Kılavuzu. Hastane öncesi, hastane içi ve taburculuk öncesi. Biz burada bu iki grubun birleşmesinden ötürü taburculuk öncesine girmeyeceğim ama hastane öncesi ve hastane içi tedaviyi anlatmaya çalışacağım kısaca. Hastane öncesinde ambulansta pulse oksimetre bu hastalara mutlaka takılmalı. Kan basıncı ölçülmeli, kalp hızı sürekli EKG ile hızlı monitörize edilmeli. Sürekli EKG son derece önemli çünkü bu hastalar yüksek ventriküler atrial fibrilasyonda olabilir, SVT'de olabilir, VT'de olabilir, hızı kırmak gerekebilir. O yüzden mutlaka monitörize edilmesi gerekiyor. Yine oksijen satürasyonu %90'ın altında ise oksijen tedavisi başlanmalıdır. Solunum hızı 25'ten fazla, oksijen satürasyonu %90'ın altında ise non-invaziv ventilasyon uygulanmalı. Peki hastane içinde? Hastane içinde önemli olan şu, sebebe yönelik tedavi son derece önemli. Hasta MI sevk edilecek. Yani kateter laboratuvarın alınması gerekiyor. Pulmoner emboli, belki trombolit tedavi vereceğiz ya da başka. O yüzden mutlaka ana tanıyı bulmamız gerekiyor. Bununla beraber tabi hastaya müdahalemiz de devam edecek. Tedavi tabi bu biraz önce bahsettim. Akut koroner sendromlar, hipertansif aciller, derhal onlara, yani sebep bulunup sebebe yönelik hamlemizi mutlaka yapmamız gerekiyor. Şimdi akut kalp yetmezliği diyoruz sürekli olarak ama yine kılavuz bunu 4 ayrı klinik olarak ayırmış. Bunlar neler? Akut dekompanse kalp yetmezliği, akut pulmoner ödem, izole sağ ventriküler yetmezlik ve kardiyojenik şok olarak bunları 4 ana başlıkta toparlıyor. Bu 4 klinik ayrı ayrı olabileceği gibi birbiri üzerine overlap de olabilir. Bu tablolar konjesyon ve periferal hipoperfüzyon varlığıyla farklılık gösteriyor ve tedavileri de farklılık. Şimdi bu şemada ayırmış dernek kılavuzda 4 gruba ayırmış. Şimdi burada bu detaya girmeyeceğim burada ama şöyle diyor. Bu 4 grubun da, yani klinik prezentasyonun oluş mekanizmaları farklı, semptomları farklı ve tedavileri de farklı. Şimdi ben bunlar hakkında kısa kısa bahsetmeye çalışacağım bu dördünden. Akut dekompanse kalp yetmezliği, biraz önce söyledim, akut kalp yetmezliğiyle başvuran hastaların %50 ila 70'ini oluşturuyor. Yani ana gördüğümüz grup aslında bu grup. Öncesinde kalp yetmezliği hikayesi bulunan hastalarda görüyoruz. Akut pulmoner ödemden farkı çok hızlı başlaması. Sistemik konjesyona neden olan hızlı bir sıvı yüklenmesi var. Konjesyon bazen hipoperfüzyon ile beraber görülüyor. Tabii tedavideki amacımız nedir? Konjesyonu azaltmak, hipoperfüzyonu düzeltmek. Bunu şu şekilde şematize etmişler kılavuzda. Hastada konjesyon var. Beraberinde hipoperfüzyon var mı yok mu? Bu çok son derece önemli. Eğer hipoperfüzyon yok ise bu hastalara hemen loop diüretik başlıyoruz. Klas 1 indikasyonla. Daha sonra bu konjesyonun rahatlamasını sağlıyoruz. Rahatlamazsa diüretiklere kombine etmeye başlıyoruz. O da 2 indikasyonla. Mesela loop diüretik başladık, TS diüretik ilave ediyoruz. Daha sonra rahatlaması, sıvının rahatlayıp azaldığını ve de hipoperfüzyon düzeldiğini görmeye çalışıyoruz. Hasta geldi, akut dekompanse kalp yetmezliği, sıvı yükü var ve aynı zamanda hipoperfüzyonu var. Serebral fonksiyonları çok iyi değil, renal fonksiyon bozukluğu başlamış. Bu durumda bu hastalara lüp diüretikler, yine klas 1 indikasyonla ve eş zamanlı olarak da pozitif inotroplar başlıyoruz bu hastalarda.
Davran hocam, çok özür diliyorum. Yemek saatini de çok geçirdik. Toplantı da çok uzadı. Bir toparlayabilirsen Hızlıca biraz toparlamaya çalışayım. özür diliyorum. Akut pulmoner ödemden kısaca bahsedeyim. Burada da konjesyon tipik. Burada da oksijen tedavisine öncelikle başlıyoruz. Yine buranın da şematizasyonu şu şekilde. Oksijen tedavisi klas 1 indikasyon. Yine solunum desteği veriyoruz. Hastanın eğer kan basıncı yüksekse bu durumda vazodilatör tedavi veriyoruz ki deminki kardiyolojik şokta şeyde vermiyorduk. Akut dekompanse kalp yetmezliğinde vermiyorduk. Eğer loop diüretikleri yanıt alamıyorsak beraberinde TZ diüretikler de bunlara ilave ediyoruz. İzole sağ ventriküler yetmezlik. Bunda diüretikler sıklıkla ilk seçeneğimiz. Pozitif inotrop ajanları tercih ediyoruz ki o tercih ettiklerimiz levosimendan, fosfodiesteraz 3 inhibitörleri izole sağ ventrikül yetmezliğinde tercih ettiğimiz tedavi yöntemimiz. Tabii izole sağ ventrikül yetmezlik dediğimiz zaman bunun bir nedeni var sağ ventrikül yetmezliğinin. En önemli nedenlerden bir tanesi pulmoner emboli. Bir diğer önemli nedenimiz akut koroner sendrom. Bunu öncelikle dışlamalıyız. Bunu dışladıktan sonra bu tedavi başlamalı. Dördüncüsü, sonuncusu kardiyojenik şok. Kardiyojenik şok biliyorsunuz ölümcül doku hiperfüzyonu sonucu multiorgan yetmezliği ve ölüme neden olan bir durum. Tanıyı hipoperfüzyon belirtileriyle koyuyor. Soğuk, terli ekstremite, oliguri, idrar çıkışı azalıyor, mental konfüzyon. Bu durumda laboratuvar bulgularımızda kreatinimiz bozuluyor, metabolik asitoz gelişiyor. Her zaman hipotansiyon olmayabilir. Çünkü kompansatör mekanizmalarla kan basıncı yükselebilir. Altta yatan nedene yönelik tedavimizi yapmamız gerekiyor. Kardiyolojik şoktaki skala şu şekilde. Hastada en önemli şey akut koroner sendrom ve mekanik komplikasyonlar var mı yok mu? Eğer varsa doğrudan onun tedavisine yönelmeliyiz. Eğer yoksa bu hastalarda oksijen desteği, inotrop ajanlar ve mekanik destek cihazlarına bu hastaları bağlamalıyız. Biraz önce arkadaşlarımız bahsetti. Oksijen tedavisi eğer hastanın oksijen satürasyonları düşük değilse başlanmaması gerekiyor. Bu durumda klas 3. Kılavuz önerilerinden kısaca şöyle göstereyim. Oksijen için eğer düşükse klas 1 indikasyonla, yine entübasyon, solunum sıkıntısı devam ediyorsa yine entübasyonumuz klas 1 indikasyonla entübe ediyoruz. Kalp yetmezliğinde, akut kalp yetmezliğinde global olarak köşe taşımız aslında diüretikler. Loop diüretikler en önemli seçeneğimiz. Bir çalışma yapılmış, doz çalışmasında düşük dozla alçak dozun, düşük dozla yüksek dozun mortalite üzerine bir farkının olmadığını, fakat yüksek dozun iyileşmeyi daha, semptomları daha hızlı düzelttiği gösterilmiş. Şu slaytımız bence önemli bir slayt. Diüretik tedavisine, yani verdiğimiz tedavinin etkin olup olmadığını anlatan bir slayt. Hasta geldi, eğer daha önce oral loop diüretik alıyor mu almıyor mu? Eğer hasta loop diüretik almıyorsa bu durumda 20 ila 40 mg furosemitle başlıyoruz. Eğer alıyorsa aldığı dozun 1 ila 2 katını veriyoruz hastalara. Peki etkili olup olmadığını nasıl görmemiz lazım? Acil serviste 2 saat sonra spot sodyuma bakıyoruz. 50 ila 70 milikolanın üzerinde mi değil mi? Ya da 6 saat sonra idrar çıkışına bakıyoruz. 100 ila 150 mililitrenin üzerinde mi? Eğer öyleyse etkin, aynı tedaviye devam ediyoruz. Eğer etkin değilse dozları 2 katına çıkıyoruz. 24 saatte de tabii kan ürokreatin seviyelerini kontrol ediyoruz. Yine loop diüretikler klas 1, tiyazitlerle kombinasyonu klas 2A. Vazodilatör tedavi, bizim nitratlar ve nipruslar, bizim öncelikli vazodilatör tedavimiz. Titrederek kullanıyoruz bunları. Hipertansif pulmoner ödemde boluslar şeklinde de nitroglisini verebiliriz. Fakat vazodilatör tedavi Avrupa Kardiyoloji Derneği klas 2B indikasyonla bize öneriyor. Yine inotropları hipotansiyon durumunda kullanıyoruz. Düşük kardiyak outputlu hastalarda kullanıyoruz. Dozu titrederek veriyoruz. Tabii aşırı vazodilasyon ve hipotansiyon bizim majör kısıtlarımız. Yine inotrop ajanları klas 2B. Yani çok fazla öneriyor denemez. Hipotansiyon yoksa da klas 3 önermiyor. Vazopresör ajanlarımızı da şiddetli hipotansiyonda kullanıyoruz. Çok detayına girmemeye çalışıyorum. Burada da kullanım dozlarını veriyoruz. Bir opiyatlar konusunda kısaca değinmek istiyorum. Opiyatlar dispne ve anksiyeteyi gideriyor biliyorsunuz. Fakat klas 3 kullanmayın deniyor. Yalnızca seçilmiş hastalarda kullanın deniyor. Hangi hastalarda kullanacağız? Non-invazif ventilasyon sırasında adaptasyonu kolaylaştırıyor ve hastaları sedatize ettiği için kullanacağız. Ama rutin kullanımı önerilmiyor. Son slaytlarım bunlar. Şöyle, mekanik destek cihazlarını da bu tarz hastalarda kısa dönem için kullanabiliriz. 2 indikasyonla önermiş. Yine intratik balon pompasını kardiyolojik şoktak hastalarda klas 2B öneriyor ama rutin kullanımını önermiyor. Benim akut kalp yetmezliği hakkında sizlere paylaşmak istediğim şeyler bunlardan ibaret. Konuşmamı
Küçük bu hafta bir sevinç yaşadım. Onunla bitirmek istiyorum. Sayın hocalarım da müsaade ederse. Tabii. Dünya Doktorlar Tenis Şampiyonası yapılıyor. 50.si bu sene burada düzenlendi. Çeşitli yaş kategorilerinde 40, 50, 60, 70 diye kategorilerde düzenlenen bir turnuva. 37 ülkeden 180 hekim katıldı. Orada 45 yaşla ülkemizi temsil ettim. 23 Türkiye'den 23 hekim katıldı. Ben kendi kategorimde 1 oldum bu arada. Bu elim sakatlığı da oradan geliyor. Turnuva halen devam ediyor. Bu akşam da ödül törenimiz var. Müsait olan arkadaşları da bekleriz. Cornelia'da olacak. Bununla konuşmamı bitirdim. Teşekkür ederim. Hocam tebrik ederiz. Hocanın üstelik bugün ödül töreni var. Ama bizi kırmadı. Kalktı buraya geldi. Ödül törenine akşam gidecek inşallah. Hocam tebrik ediyoruz. Güzel kapsamlı sunum için de teşekkür ediyoruz. Soru almayalım isterseniz. Çok sarktık. Anlaşılıyor ki Başar Hocam bizim bu toplantılara 2 oturum falan yapmamız lazım. İki Yani bir oturum oturum lazım. sıkıştıramıyoruz. Evet. Çok Aynen. teşekkürler hocam. Ben Ağzınıza teşekkür ederim. sağlık. Sağ olun. Devam edebilecek miyiz Emre? Evet. Özgen hocam, Özgen Şafak hocamız, o da Balıkesir Üniversitesi'nden geldi, sağ olsun Balıkesir'den. Hipertansif acilleri bize anlatacak. Buyurun Özgen hocam. Ben böyle bir organizasyonda bize yer verdiği için değerli organizasyon komitesine ve değerli başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Süremizi oldukça aştığımız için ben çok kısa spot geçmek istiyorum. Bugün hipertansif acillerden bahsedeceğim. Burada 2019'da aslında Dünya Sağlık Örgütü'nün koymuş olduğu top 10 listesini getirdim. Ölümler sıralamasına baktığımız zaman iskemik kalp hastalıkları hala 1. sırada ve oldukça artış göstermiş. Ardından inme ve aşağılarda gördüğümüzde böbrek hastalıkları oldukça ilk 3'ünü topladığımızda 3'te 1'ine ulaşıyor neredeyse. Ve bunların temelinde hipertansiyon oldukça bir risk faktörü. O yüzden biz kardiyologlar olarak hipertansiyona fazlasıyla eğiliyoruz. Dünya geneline de baktığımızda 2000'li yıllarda yaklaşık 1 milyar insan hipertansiyon hastası kabul edilirken 2025'te bunun 1,5 milyarı geçmesi bekleniyor. Peki burada o zaman şuna değiniyoruz. Normal tansiyon nedir? Kardiyologlar olarak bizim aslında son dönemlerde kafalarımız oldukça karıştı. Sağ olsun Amerikan Kalp Cemiyeti ve Avrupa Kalp Cemiyeti bunları birazcık fazla karıştırdı. Sol tarafta kırmızı olarak gördüğümüzde American College of Cardiology dedi ki 130'a 80'dir kardeşim. Bunun üstünü işte tedavi etmeliyiz. Peki Avrupa Kalp Cemiyeti ne dedi? Hayır, ben Amerikan Kalp Cemiyeti'nin dediğini yapmam. Sol kulağımı sağ elimle gösteririm. Dedi ki 140'a 90'dır ama hasta kendi ölçüp geliyorsa işte 135'e 85'tir. Ambulatuar kan basıncı ölçüm aleti takarsanız işte 24 saatin ortalaması 130'a 80'dir gibi böyle bir karmaşaya gitti. Yakın zamanda bence bunları tekrar bir toparlamak gerekecek. Sadece bu değil tabii. Hastadan ne zaman, neresinden ve nasıl ölçtüğünüzde aynı bu zürafada gördüğünüz gibi değişiklik arz ediyor. O yüzden kafaları daha fazla bu konulara girerek karıştırmak istemiyorum. Peki acil servise başvuran hastalar yaklaşık hemen hemen 3'te 1'inde tansiyon yüksekliği zaten gözleniyor. Bazen bazı acillerde hatta daha da fazla. Peki hipertansif acil kavramı nerede devreye giriyor? O zaman hipertansiyonu kategorize etmek gerekiyor. Emergency dışında hipertansif, urgency, akut hipertansif epizotlar ve geçici daha hafif derecedeki hipertansiyonlar şeklinde. Peki hipertansif acil neye dememiz gerekiyor? Hedef organ hasarının gerçekleştiği durumlara. Bunun için aslında sabit şu değerin üzerine çıkması gibi bir terminoloji kullanılmıyor ama genel olarak sistolik kan basıncının 180'in üzerinde olması ya da diastolik kan basıncının 120'nin üzerine çıkması durumlarında bunlarla karşılaşıyoruz ve oldukça ciddi durum. Peki nerelere hasar verebiliyor? Damarın olduğu her yere aslında hasar verebiliyor. Kalp, böbrek, beyin, akciğer, aorta gibi birçok yerde. Burada gördüğümüz gibi birçok dokuda, birçok organda hedef organ hasarına neden olabiliyor. Peki neler yapmalıyız? Biz bir kardiyolog olarak tabii ki ilk olarak EKG'yi görmek isteriz. X-ray, ürün analizi,
Biyokimya, nörolojik muayene olmazsa olmazı, çünkü nörolojik tutulum oldukça gidişatı değiştirir. Fundoskopik eksem, fundoskopik muayene ve gerekli görülen hastalarda da BT'ye başvurmak gerekiyor. Peki neler oluyor? Hipertansif ensefalopati bunlardan bir tanesi ve oldukça tedavi edilmesi acil gerekli durumlardan bir tanesi. Serebral otoregülasyon bozuluyor. Genelde ortalama kan basıncının 150-160'ın üzerine çıkması durumlarında bununla karşılaşıyoruz. Semptom olarak neler oluyor? Baş ağrısı, bulantı, kusma, hastanın bilincini kaybetmesi gibi. Peki biz neler bulabiliyoruz? Papilödem, retinal kanamalar gibi birçok şeyle karşılaşabiliyoruz. Burada fundoskopik bir muayenede normal ve papilödem gelişmiş bir hastada nelerle karşılaşabileceğimizi özellikle koydum. Şu bölgede gördüğümüz gibi diskin hiperemisi, optik diskin giderek marjin, yani çevresinin görüntüsünün kaybolması ya da bazı yerlerde kanama odaklarının görülmesi gibi. Peki ne yapmalıyız? İlk saatte %20-25'ten daha aşağıya gelişteki tansiyonunu düşürmemeliyiz. Daha sonraki 2-6 saat içerisinde de 160-110 mm civa seviyelerine doğru inmeliyiz. Kan basıncını fazla düşürmemiz hipoperfüzyona neden olur. Peki ne tercih etmeliyiz? Nitroprusit. Nitrogliserin bu tip hastalarda özellikle intrakraniyel basıncı arttırabileceği için uzak durulması gereken ajanlardan bir tanesi. Fakat zorda kaldığımızda mecburen kullanabiliyoruz. Labetalor'da kullanabileceğimiz diğer ajan. Peki serebrovasküler hadiseler iskemik ya da kanama olabilir. İskemik olanlarda bu reflekse bağlı meydana gelebilir. Bu tip hastalarda da yine kan basıncında ilk saatte %20'lere oranda min olan ortalama kan basıncını düşürmemiz gerekiyor. Peki ne kullanalım? Tintinelli mesela labetalon önermiş ama nitroprusit kullanalım diyenler de bulunmakta. Hemorajik olarak burada bir sürü etmen görüyoruz. Bunlarda da yine nimodipin ya da nikardipin tarzı ajanlara başvurmak gerekiyor. Peki kalp yetmezliği ya da pulmoner ödeme neden olabiliyor mu? Evet. Bunlar da genelde nefes darlığı, öksürük, bazen hatta solunum durması ile hasta solunum arresti ile gelebiliyor. Burada hepimizin aşina olduğu bir akciğer grafisi. Pulmoner vasküler konjesyon, sefelizasyon, özellikle Kerli çizgilerinin belirginleşmesi ve plevrel efüzyonların görülmesi. Bu hastalarda da nitroprusit ya da nitrogliserin ve gerekli görülen hastalarda loop diüretikleri, furosemide başvurmak gerekiyor. Peki kalple ilgili nelerle karşılaşabiliyoruz? Sonuçta intrakardiyak basıncın da yükselmesi, aynı zamanda koronerlerin beslenmesinde sıkıntı yaşanması gibi durumlarla mesela EKG'de iskemi belirtilerini görebiliyoruz. Genelde bunları strain paterni olarak değerlendiriyoruz. Ön yüzde ya da lateral derivasyonlarda ST depresyonları ya da T negatiflikleri karşılaşabildiğimiz durumlardan. Peki ne oluyor? Hasta göğüs ağrısıyla gelebiliyor ya da bulantı kusma gibi durumlarla bize eşlik edebiliyor. Peki bunlarda ne yapmalıyız? Kan basıncını olabildikçe düşürmeye çalışmalıyız. Düşürmek için nelere başvurmalıyız? Nitrogliserin. Biz genelde koroner hadiselerde nitropurusitten birazcık daha uzak kalmaya çalışıyoruz. Çünkü koroner çalma fenomeni yaratabiliyor. Peki torasik aortada ne olabiliyor? Diseksiyonlarla karşılaşabiliyoruz. Çoğunlukla ascending aortanın tutulumu gözleniyor ve mortalitesi ascending aorta tutulumlarında daha fazla oluyor. Hepimizin bildiği gibi bazı semptomları var. Zaten oldukça mortal, hastaların neredeyse yarısı hastaneye dahi ulaşamadan ya da hastaneye ulaştığı sırada hayatını kaybediyor. Bu tip hastalarda neler tercih etmeliyiz? İlk etapta beta blokörler vazgeçilmez, ilk uygulamamız gereken ajanlar. Daha sonra yanına da vazodilatatör ajanları yani nitroprusit ya da yoksa elimizde nitroglisinleri kullanmalıyız. Sistolik kan basıncını 140'ın altına doğru çekmeliyiz. Böbrekle ilgili neler olabilir? Glomerulonefropati ya da akut tübüler nekrozla karşılaşabiliriz. Buraları geçiyorum. Nitroprusit yine bu hastalarda önerilen ajandır. Bazı hastalarda seçilmişlerde de diyalize başvurmaya gereksinim olabilir. Gebelikte de sonuçta eklemsi, preeklemsi gibi durumlarla karşılaşabiliyoruz. Bunlarda magnezyum sülfat tabii ki özellikle nöbetlerin de önlenmesi açısından önerilmekte. Gebelerde kullanabileceğimiz
nifedipin ya da labetalolde başvurabileceğimiz ajanlar olarak son dönemde bize sunulmakta. Oldukça kısa gittiğimi düşünüyorum. Yemek arasından da çok çalmayayım dedim. Burada sadece kullanabileceğimiz ajanları hangi dozlarla tercih etmemiz gerektiğini özetledim. Ben sabrınız için hepinize teşekkür ediyorum. Yani bu kadar önemli bir konu, bu kadar kısa zamanda ancak böyle güzel özetlenebilirdi. Teşekkür ederim. Muhteşem oldu. Gerçekten zamanın bu kadar değerli olduğu bir yerde. Hocam vurgular da iyi ama aklımda şu da kaldı Özgen Bey'in söylediği. Bir kelimeyle iyidir, iki kelimeyle iyi değildir. Ne güzel bir anlatımdı Özgen Bey. Çok teşekkürler. Hocam hipertansif aciller de bizim için yani neredeyse bir panel konusu. Yani kardiyolojide biz çok tabii ki iç içeyiz. Dolayısıyla bu bir başlangıç, bir first step diyelim, ilk adım. Çünkü bunun yetmeyeceğini hepimiz gördük. En çok soru tartışmak istediğimiz konuların başında geliyor. Bu yüzden de vakit çok daraldı. Fazla vaktimiz yok. Hocam burada bitirelim mi? Çok böyle önemli bir soru varsa alalım ama çok da vakit daraldı. Bu fragman, film bundan sonra olsun. Harika. Harika arkadaşlar. Çok teşekkürler katkılarınız için. Uydumuz var. Hiçbir yere gitmiyorsunuz demek isterdim ama yapmayacağız. Size bir saat mola veriyoruz arkadaşlar. 13.45'te buradayız lütfen. 13.45'te herkes burada olacak ama gitmeden önce bir dakika kalkmayın. Türk Kardiyoloji Derneği Genel Sekreterimiz burada. Bu kadar yoğun tempoda yanımıza geldi bu kongrenin anısına bir plaket takdim edelim. Buyurun. Nordics 13.45 arkadaşlar. Herkes burada olsun. Yoklama yapacağız. Çünkü acil ve kardiyoloji konuları oldukça Behçet Hocam işaret ediyor. Ya Sema o kadar söyledim haber verin diye. Bak Behçet Hoca işaret etmese yine böyle çıkacağız. Evet. Şimdi kardiyoloji ile ilgili özellikle Türk Kardiyoloji Derneği ile beraber çalışacağımız yine bir döneme gireceğiz. Onun için önemliydi. Kesmedik, istemedik de. Zaten sizin de güzel sorularınız vardı. Şimdi çok güzel yeni bir uyduya başlıyoruz. Bakın bu yeni bir açılım. Aslında bizim için çok önemli bir konu. Covid döneminde bak hepimiz kafamızda soru işaretleri yaşadık. Özellikle yoğun bakımda hasta takip edenler. Çünkü akciğer sistemi kadar hemopoietik sistemi de ilgilendiren bir hastalıkla karşı karşıyaydık. Hiç beklemediğiniz hastaların ani aristini görüyordunuz. Veya stroke'larda artış görüyorduk. Şimdi bunlar aslında birbiriyle bağlantılıydı. O zaman şunu fark ettik ki ya biz hematolojik konuda çok iyi değiliz. Biraz bu konulara eğilmemiz lazım. Hemopoietik sisteme eğilmemiz lazım. Bu konular bizim için farklı önem arz ediyor. Evet, bu eğitimlere bu yönüyle yaklaşmamız lazım dedik ve şimdi de biz Novo Nordisk firmasıyla bu farklı, daha öncekilerden biraz daha farklı bir konuda bizim için çok önemli olan hematolojik aciller konusuna da ışık tutacak şekilde bir uydu sempozyumunda birlikte olacağız arkadaşlar. Katılımınız için size çok teşekkür ediyorum. Bugün bir dakika hemen bakayım şurada. Evet, konuşmacılarımız, tabii ben biliyorum da bakmış olmak için bakıyorum. Acilde kanamalı hastaya yaklaşım konusunda fark edince fark eder konusu. Bu konuda da çok değerli iki hocamız konuşmacı olacak. Öncelikle yine dün de bu şekilde anons etmiştim. Ekranların tanınan yüzü olan, aynı zamanda ATÜDER Yönetim Kurulu üyesi, çok değerli hocamız Profesör Doktor Hakan Oğuztürk'ü kürsüye alalım. Hakan Hocam bu bir şeyde ekranlarda çok görünenler hakkında bir şeyler başlamış. Dikkat edin. Avşin Hoca'yı falan koymuşlar fotoğrafını.
En son bir siyasi partinin, ki o siyasi partinin adını da o gün öğrendim. Bayağı bir isimle birlikte benim hakkımda da Antalya Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuş. Aşıyı desteklediğiniz için değil mi? Evet mi? Evet, aşı destekledik diye. Aslında yaptığımız konuşmaların tamamında benim şahsi kanaatim öyledir. Bir işi zorunlulukla birilerine yaptırmak hayat felsefem değil. İnsanlar aşı yaptırıp yaptırmamak konusunda hür iradelerini kullanarak süreci kendileri yönetmeleri, dışarıdan müdahale olmaması gerektiği inancındayım. Ve beyanlarımın tamamında da o yönde açıklama yapmama rağmen işte aşı ile ilgili konudaki hassasiyetten dolayı her ülkede her zaman diliminde olan aşı karşıtları ülkemizde de bu anlamda benim ismimle birlikte bir 30-40 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuşlar. Tabii ki bu savcılığa suç duyurusunda bulunan kişiler arasında valiler, emniyet müdürleri, Acun Ilıcalı, ondan sonra Show TV Genel Yayın Yönetmeni, İçişleri Bakanı, Sağlık Bakanımız ve Cumhurbaşkanımızın ismi de var. Ama netice itibariyle böyle zihniyetteki insanların her zaman olabileceğini kabullenip çok da ehemmiyet vermediğimiz bir süreç olarak değerlendirdik bu durumu. Başar abi haklısınız. Acil servise başvuran hastalar arasında gerçekten kanama konusu ile ilgili sorunlar konusunda acil tıpçıların farkındalığının oluşturulması gereken bir konu diye düşünüyorum. Ben fark edince fark eder acilde kanamalı hastalara yaklaşım konusu bu anlamda önem arz ediyor. Bu tür hastaların acil servise başvuru oranı nadir değil. Ve geldiği zaman az önce bir doktor arkadaşımla da konuşurken ortak bir fikre vardık. Bir yaklaşım tarzı olarak maalesef çok doğru olmasa da bir genelleme yapıyoruz biz acil tıpçılar olarak. İşte morarmayla gelmiştir. Herhangi bir yerinde kanama problemine bağlı bir sıkıntı yaşayan kişi geldiği zaman ilk sorumuz ne oluyor? İstismar durumu var mı çocuk ise? Erişkin ise şiddete maruziyet kalmış gibi bir soru oluşturuluyor. Ama detayına indiğiniz zaman ciddi anlamda fark edince farklı konuların ortaya çıkacağı bir süreci tetiklemiş oluyorsunuz. Acil serviste kanamanın tetkik ve yönetiminde çok da doğal, normal, kolay olmayan bir süreç var arkadaşlar. Bunun nedeni gayet belli aslında. Hem yaygın hem de nadir olan etiyolojik problemlerin sayısı o kadar çok fazla ki bu anlamda biz bu soru işaretlerinin havuzunda gerçekten mentalitemizi sıkıntıya sokacak bir sürece dahil olabiliyoruz ama yılmadan kanama nedeninin doğru teşhisini yapmak zorundayız. Siz teşhis yaparken tetkik seçiminde ne yapacağınız konusunda da bir netliğe sahip olmak zorundasınız ve bu tetkiklerin yorumlanması konusu da belki biz acil tıpçıların çok da yetkin olmadığı soru işaretlerinden bir tanesi. Bir diğeri ise evet böyle bir hasta geldi, kanama problemi olan bu hastanın ivedilikle hangi zaman aralığında tanısının konulacağı ve ne zaman tedavisine başlanacağı konusunda soru işaretlerini giderebilmiş bir algoritmaya sahip değiliz. Tabii ki ben bunu tüm acil tıpçılar için genelle yapmak istemiyorum ama şu an 20 küsür yıllık bu işin içerisinde birisi olarak tam bir net algoritmayı kendi zihnimde dahi oluşturmakta sıkıntı yaşadığım periyotlar oluyor. Böyle bir kendime öz eleştiri yapıyorum. Böyle bir hasta geldiği zaman arkadaşlar bizim için bir acil tıp doktoru için en önemli nokta öykü almak. Öykü çok önemli. Siz onunla uygun sorularla hastalığın tanısına kadar ulaşabilirsiniz. Buna ek olarak kanama semptomlarının, aldığı tedavilerin, ilaçların
travmanın veya yaralanmanın nasıl olduğuna dair bilgilerin veya kendisinde veya ailesinde teşhis edilmiş kanama bozuklukları ve semptomlarının olup olmadığını netleştirmemiz gerekiyor. Tabii ki bu süreçte bizim hem teşhis hem de tedavi planını direkt etkileyecek olan en önemli noktalardan bir tanesi de kanamanın şiddeti ve netliği konusundaki açıklığa kavuşma süreci. Hastanın daha önceye ait bir kanama probleminin olmadığını düşünelim. Yani bir kanama diyatezi veya başka bir tanısı yok ve acil servise kanamayla geliyor. Böyle bir hastada yine öykü ön planda. Tekrarlayan, uzun süren bir burun kanaması olup olmadığını, hematomu, ekimozu ve eklem kanaması olup olmadığını, yaş grubuna göre de farklı lokalizasyonlarda farklı kanamaya ait bölgesel değişiklikleri bizim sorgulamamız gerekiyor. Ne zaman kanıyor? Yani bu genel bir soru ama bunu detaylandırdığınız zaman bize fayda veriyor. Herhangi bir travmadan sonra mı? Herhangi bir ilaç alımından sonra mı? Zaman aralığı ne zaman başladı? Yaşamının hangi periyodunda başladı? Bunları bizim bilmemiz gerekiyor. Travmaya sekonder bir durum olup olmadığını netleştirmeniz gerekiyor. Cerrahi de önemli. Yani bir hasta düşünün, kanama problemi var arkadaşlar. Siz ona daha önceden bir cerrahi müdahale geçirip geçirmediğini sormak zorundasınız acil tıp doktoru olarak. Erkek çocuğu 7 yaşında sünnet olduğunuz zaman sünnet ameliyatı sonrasında veya müdahale sırasında bir kanama problemi olup olmadığını bilmek sizin konjenital veya edinsel bir problem olup olmadığı konusunda net karar vermenize katkı sağlayacaktır. Yine ilaçlar için de öyle arkadaşlar. Yanında kullandığı ilaçların veya o probleme ait olan ilaçların olup olmadığını, non-steroid antiinflamatuarların, diğer K vitaminiyle ilgili sorun oluşturabilecek ilaçların sorgulanması gerekiyor. Bir diğeri de olay ne zaman başladı onu da net olarak sorgulamamız gerekiyor. Ve bu kanama sırasında aktif olsun olmasın vücudun farklı bölgelerinde farklı görsellerle karakterize lezyonları da bizim fizik muayene sonrası sırasında netleştirmemiz gerekiyor. Peteşi, purpura, ekimoz, hematom, organ kanamaları ve beyindeki olabilecek olan kanamaların bizim dikkatimize sunulması için dikkatli sorgulama ve fizik muayenenin netleştirilmesi gerekiyor. Yine tanısı olmayan ama acil servise kanama ile gelen hastanın öyküsünde detaylandırmada hemostazın hangi evresine ait olmadığı konusunda bir netleştirmeye ait soru sorulması gerekiyor. Yani edinsel, doğumsal veya kalıtımsal bir problem olup olmadığının, ilaçlarla ilişkisinin başka bir hastalıkla birlikteliğinin olup olmaması netleştirilmelidir. Yani örnek verelim, bir malabsorpsiyon sendromu olan hastada bağırsaklardan K vitamininin emilmesindeki problemden dolayı doğal olarak tabii ki kanama ile ilgili sıkıntı karşımıza çıkacaktır. İlaçları ifade ettik. Yanında başka hastalıkların olup olmadığını sorgulamak gerekiyor dedik arkadaşlar. Sepsis önemli bir sorun. Sepsis olan bir hastada vital işaretleri siz sorguladığınız zaman çoğu zaman tansiyon düşüklüğüyle geliyorsa bu hasta ve bu hastanın aynı zamanda işte gram negatif bir bakteri örneğini verelim. Gram negatif bir bakteri ile herhangi bir problem oluşturan sonuç ortaya çıkıyorsa veya bu hastada meningokoksemi nedenli bir problem varsa doğal olarak dissemine intravasküler koagülasyonun sepsisle birlikteliğinde bu kanama problemlerinin de ortaya çıkarabileceğini düşünmemiz gerekiyor. Karaciğer hastalıklarında da yine bu koagülopati ile ilgili problemler ön planda çıkabilir. Sarılı olan, kanamalı olan bir hastada tabii ki karaciğer büyüklüğüyle birlikte işlevsel bir problemin de zihnimizde açığa kavuşturulması gerekiyor. Yine böbrekte ürolojik toksin nedenlerinin de yine bir anlamda bu işlevsel bozukluklara sebebiyet vereceğini
bizim sorgulamamız gerekiyor. Yine aile hikayesinde hem kendisinde ya da diğer aile bireylerinde de bir problem olup olmadığının sorgulanması gerekiyor. Bu söylediklerim tanısı olmayan ama bir kanama şikayetiyle gelen hastanın detaylı anamnezinin alınması ve fiziksel muayenesi sırasında yapılması gereken olmazsa olmazlarımızdan. Hangi organda problem olduğuna dair net bir şekilde sorgulamak gerekiyor. Hastanın mukokütanöz problemi var. Burunda mukokütanöz problemi ile birlikte diş eti kanaması, işte peteji ekimozu var ve bu hastanın trombosit değerine acil tıpçının bakması olmazsa olmazı olmalı. Trombosit fonksiyon bozuklukları akla gelmeli. Hastanın burun kanaması olabilir. Gerçekten burun kanaması acil servise başvurular arasında önemli bir sıraya, yüzdeye sahip. Bu hastada burun kanamasının tek taraflı mı veya çift taraflı olduğunun sorgulanması gerekiyor. Herhangi bir işte damarsal anomalinin dışlanması gerekiyor. Bu anlamda bunları sorguladıktan sonra daha sonra edinsel veya işte kalıtsal problemlerin araştırılması sürecine geçilmesi gerekiyor. Burun kanaması olan bir çocukta burun mukozası dikkatle incelendikten sonra üsye ve sinüzit de araştırıldıktan sonra kanama diyatezi ile ilgili bir sürecin aktive edilmesi gerekiyor. Yine diğer sistem kanamalarında da, üriner sistem kanamalarında ve gastrointestinal sistem kanamalarında da bir problem olup olmadığının dışlanması gerekiyor. Yine bu hastalar geldi. Öykü en önemli nokta demiştik. Öykünün dışında arkadaşlar bu hastalarda tetkik aşamasını da bizim gerçekleştirmemiz gerekiyor. Hem periferik yayma, işte parmaktan alınan kanın periferik yayma şeklinde incelenmesi, yine etdalı tüpte diğer kan parametrelerin incelenmesi şeklinde bu slaytta gördüğünüz zamanların acil tıp hekimi tarafından kolaylıkla istenilip acil tıp hekimi tarafından da kolaylıkla yorumlanması gerekiyor. İşte bu yorumlamada biz şu parametrelerin bilgisine sahip olmak zorundayız ki süreci, algoritmayı rahatlıkla ilerletebilelim. 7, 8A, 9, 11, 12 bunlar APTT ile değerlendirilen intrinsik yolla aktive ilgili olan parametreler. Ekstrinsik yol yani protrombin zamanı ve inere ile değerlendirilen faktörler, doku faktörü ve faktör 7. İkisinin birlikte olduğunda ise faktörüm 10A, 5A, protrombin, trombin, fibrinojen ve fibrini görmekteyiz. Yani bu testlerde hangi aşamada hangi faktörlere ait problemlerin olduğunu netleştirilmesi gerekiyor. İşte bu anlamda bizim detaylı değerlendirmeyi yaparken ilk laboratuvar istemleri arasında tam kanı, APTT'yi, PT'yi ve fibrinojeni olmazsa olmaz şekilde istememiz gerekiyor. Kazanılmış yani edinsel bir hemofili A gibi örneğini verecek olursak potansiyel olarak hayatı tehdit eden kanama bozukluğunu kaçırabildiği için anormal APTT'nin nedeninin göz ardı edilmesine asla izin vermeyin. Evet, sihirli cümlelerimden bir tanesi bu konu ile alakalı. Bu zamanın değerlendirilmesi ve yorumlanması gerekiyor arkadaşlar. Yine tanısı konulmamış ve kanama bozukluğu olan pediatrik bir hasta şeklindeki olgularımız da olabiliyor. Türkiye'nin her yerinde erişkin ve pediatrik acillerin ayrılmadığı ve Türkiye'nin bir şekilde birçok yerine gitme, artık ilçelerine dahi gitme durumumuz söz konusu olduğu bir acil tıp Türkiye'sinde pediatrik hastaya bakma durumunuzun da her zaman mümkün olabileceğini kabul ederek bu gruplarda da ciddi konjenital kanama bozuklukları olduğunu ve farklı kliniklerle karşımıza çıkabileceğini, eklem kanaması veya işte kafa içi kanaması, kas içerisine kanama şeklinde farklı konfigürasyonlarda hastaların bizimle muhatap olabileceğini, bu anlamda farklı hastalık gruplarındaki mekanizmaların karıştırılmaması gerektiğini ifade edebiliyorum. Aslında bu grupta da yine erişkindekilere benzer bir süreç aktive edilmesi gerekiyor.
Ama az önce de söylediğim gibi kalıtım paternine özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Sendromik özelliklerin varlığını da yine fizik muayenede sizin sorgulamanız gerekiyor. Hem fizik muayenede hem de laboratuvar parametreleri gözden kaçırmama adına sizlere fayda sağlayacak. Kanama diyatezi olan bir grupta ise bizim arkadaşlar yine benzer şekilde hem klinik izlemi yapmamız hem de laboratuvar parametrelerini yorumlamamız gerekiyor. Yine bu grupta da az önceki grupta olduğu gibi öykü, fizik muayene ve aile öyküsünü net bir şekilde, algoritmik bir şekilde daha sonraki süreçte de rutin ve özel testleri arkadaşlar istememiz gerekiyor. Bir diğer grup hemofili grubu. Bunlarda da şöyle bir detaylandırma yapabiliriz. Hasta gruplarının belki de bilinçli olduğu bir örneğini sergiliyor hemofili hastaları. Bu hastaların çoğu hastalıkları hakkında çok bilgililerdir. Sahip oldukları hemofili tipine ve şiddetine ve bir problem yaşadıkları zaman ne yapacakları konusunda deneyimli bir yaşam tarzına sahiplerdir. Bu anlamda biz yine tanısı netleşmiş bir hemofili hastası olsa dahi acilen tetkikleri yapıp bu hastalarda tedavinin hangi aşamada yapılması gerektiğini biraz sonra zaten hematolojideki akademisyen arkadaşımızın da ifade ettiği gibi ne zaman neye yapacağımızı netleştirmemiz gerekiyor. Ama şöyle de bir realite var arkadaşlar. Hasta hemofili hastası ama biz her zaman bir kanama olduğu zaman sadece buna bağlıdır diyerek dar bir çerçeve ile acil yaklaşımımızı ilerletmemeliyiz. Kanama bozukluğu olan bireyler altta yatan ve kanama bozuklukları ile ilgisi olmayan nedenlerden dolayı da kanayabilirler. Yani şu hasta vardır mantığını bir kez daha, hastalık değil hasta vardır mantığını bir kez daha pratikte bize yaşatabilecek önemli hasta gruplarından bir tanesi. Kanama diyatezi bozukluğu olan hastalardaki yaklaşım bu anlamda çok önem arz ediyor. Hastanın geldi acil servise, hemartrozu var. Bu hastada ne yapacaksınız? Hematoloji konusu tabii ki yapılacak. Daha sonra stabilizasyon ve kontrol önerisiyle hastayı taburcu edebiliyorsunuz. Kas hemorajisi var. Hemofili hastası, hastada komplikasyon olup olmadığını belli bir süre takip edip netleştirmeniz gerekiyor. Daha sonra hematoloji konusu yapıyorsunuz. Ama bu hastaların takibiyle ilgili süreçte son kararı bence istişare yaparak 2 bölümün vermesinde fayda var. Tabii ki bu iliopsoas kası hemorojileri biraz farklılık arz ediyor. Kas hemorojisi her ne kadar takip edilip taburcu edilebilme elastisitesine sahip olsa bile iliopsoas'taki bir problemde bizim hastanede takip olmazsa olmazımız olmalı. Majör travmada arkadaşlar yine travma problemlerine ait konsültasyon gerekiyorsa istiyorsunuz. Hematoloji konusu yine olmazsa olmaz ve hasta yatırılarak taburcu edilmeden takibine devam ediliyor. Introkraniyal hemorajide de yine ilgili bölümler ve hematoloji konusu. Hematürü problemi varsa bir hemofili hastasında agresif hidrasyon yine yatış yapılıyor. Üroloji ve hematoloji konusunu istiyoruz. Diz kanaması varsa yine konsültasyon ve taburculuk olayı söz konusu değil. Derin kesilerde ise hemofili hastasının da tabii ki kendisinin bir kesi problemi yaşama özgürlüğü söz konusu. Bu anlamda sütürasyon ve hematoloji konusu sonrası derin kesinin de yine derinliğiyle korele bir şekilde büyük oranda taburcu olma durumu söz konusu. Şimdi laboratuvar problemlerinin oluşmaması gerekiyor. Siz hangi tahlillerini isteyeceğinizi bilmelisiniz. Zaten 5-6 tane parametre var ve bunların yorumlamasını bilmek zorundasınız. Başta ifade ettiğim takip tedavi sürecindeki zorluklardan bir tanesi belki de en önemlisi bu. Hastanın trombositi düşük, PTT ve PT'si anormal, dik, sepsis ve diğer sistemik bozuklukları düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. Trombosit yine düşük ama diğer parametreler normal.
İTP, hemolitik üremik sendrom, otoimmün bozukluk, kemik iliği hastalıkları. Tabii ki yani bunlarda klinik sorgulamalar da yapmanız gerekiyor. Bir İTP olan hastada karın ağrısının ve peteşiyel tarzdaki o döküntülerin de bu laboratuvar parametreleriyle yani PTT ve PT'nin normal trombosit sayısının düşüklüğüyle birlikte harmanlanması sonucunda tanıyı netleştirme içten bile olmuyor. Tam kan normal, sadece APTT anormal ise faktör eksiklikleri 8, 9, 11, Van Willebrand hastalığı ve edinsel hemofili ilk etapta akla getirilmeli. Tam kan normal, PT ve APTT anormal ise faktör 5, faktör 10, protrombin veya fibrinojen eksikliği, fare zehriyle zehirlenme ve karaciğer problemleri ve buna bağlı olarak faktörleri yine sekonder olarak etkileyecek bir sürecin aktive olduğu akla getirilmeli. Tam kan normal, sadece PT anormal ise yine faktör 7 eksikliği, varfarin kullanımı, fare zehiriyle zehirlenme ve karaciğer hastalığı ilk etapta akla getirilmeli. Yine tam kanın normal olduğu, PT ve APTT'nin de normal olduğu durumlarda ise yine bağ dokusu hastalıkları, Van Willebrand hastalığı, faktör 13, vitamin eksikliği, trombosit fonksiyon bozuklukları ilk olarak akla getirilmelidir. Aslında bir puzzle çözdüğünüzü düşünün arkadaşlar. Doğru tetkikleri isteyip doğru tanısal yaklaşımları yorumlayarak sonuca ulaşmak gerçekten çok da zor değil. Sonuç itibariyle kanama acil serviste sık karşımıza çıkan bir problem. Bu hastaların ilk görüldüğü triyaj aşamasından itibaren nereye gideceği ve nasıl bir tedavi oluşumu ile bu hastanın yönetileceğinin netleştirilmesi gerekiyor. Süreç bu anlamda triyajdan itibaren zamana karşı yarış anlamında bir önem arz ediyor. Ki erken tanımayı siz hızlı yapasınız ki eğer tedavi ihtiyacı durumu söz konusu ise ona en erken zamanda başlayasınız ve olumsuz sonuçlardan hem kendinizi hem de hastanızı uzaklaştırasınız. Öyküde durumu açıklayacak net bir neden yoksa APTT uzaması her zaman araştırılmalıdır. İşte dediğim bu sunumdaki en önemli ikinci cümle de bu benim şahsi kanaatime göre. APTT'nin uzamasını siz arkadaşlar bir nedene bağlamak zorundasınız. Bununla birlikte tabii ki siz tanıyı netleştirene kadar da hastayı kaderine teslim ediyor derler ya hasta yakınları, öyle bir süreci yaşatmayıp tedavisine de hızlıca başlamak zorundasınız. Tanısı varsa zaten bu süreç bu şekilde devam ediyor. Acil tıp doktorları yeni tanılı hemofili tedavileriyle acil kanama tedavilerinin uygun şekilde yönetilmesini sağlamak için hastaları erken konsülte etmeli, hematologlar ile yakın çalışmalıdır. Bu aşamada dikkat ederseniz arkadaşlar ben sunumun önceki slaytlarında da hematoloji konsültasyonunun yaşanabilecek problemlerde hemen hemen tamamına yakınında istendiğini söylemiştim. Sunumumu burada bitiriyorum ama konunun önemine binaen bir de hematoloji tarafından bu edinsel problemlerin değerlendirilmesi açısından yine çok kıymetli bir arkadaşımızla birlikte değerlendirmeye devam edeceğiz. Sonrasında da bilmiyorum sizlerden bize katkı olacak mı olmayacak mı hep beraber göreceğiz. Çok teşekkürler Hakan Hocam. Şimdi konu gerçekten önemli ve yeni acil kongrelerimizde yer almasına önem vereceğimiz bir konu. Ama vakit darlığı nedeniyle hemen ikinci konuşmacıya geçmem uygun olur. O da Ankara Şehir Hastanesi'nin hematoloji kliniğinden Tekin Güney hocamız, buyurun. Eğer vakit kalırsa belki soru alırız daha sonra. Teşekkürler. Meslektaşlarım, öncelikle Novo Nordisk firmasına beni davet ettikleri için teşekkür etmekle başlıyorum. Ardından fark edince fark eder konulu sempozyumda gerçekten hayran kaldım Hakan Hocam anlatımınıza. Bir hemofilolog gibi bizim de çok önem verdiğimiz aslında tüm tıbbi araştırmalarımızda, yaptığımız işlerde çok önem verdiğimiz, vurguladığımız bir nokta. Hastalardaki öykünün ne kadar önemli olduğunu gerçekten çok güzel
anlattınız. Ben de gerçekten hayranlıkla izledim, dinledim. Tabii bu aşamada siz gayet güzel, bu konu çok geniş bir, kanama diyatezine yaklaşım çok geniş bir konu. Çok daha üzerinde durulması gereken bir konu. Hepsinde olduğu gibi. Siz zaten genel bir yaklaşımı yaptıktan sonra bizim ise acil serviste, özellikle bu sempozyumda olmasının temel nedeni de bu. Acil serviste mutlaka karşılaşabileceğimiz, az ama karşılaşabileceğimiz ve tanısını koyduğumuzda da gerçekten çok mutlu olacağımız bir konu. Edinsel hemofili. Aslında biz hemofiliyi hep böyle konjenital, kalıtımsal bir hemofili görmekle sık görüyorsunuz mutlaka. Bir de edinsel hemofili ile ilişkili farkındalık oluşturmak amaçlı. Aslında bunların da fark edince tanısının koymasının kolay olduğu ve tedaviye giden yolda da elimizin güçlü olduğunu göstermek için bu sempozyumu hazırladık, sunmak istiyoruz. Şimdi tabii buradaki en önemli şey, önceden hemostaz sistemi normal olan bireylerde faktör 8'e karşı gelişen. Az önce bahsetti sevgili hocam. Faktör 8 bu intrinsik yolakta olan, yani hemen o anahtar kelime APTT'yi ilgilendiren bir faktör ve onunla ilişkili daha önce normal olan bir bireyde otoantikor sonucu faktör 8'in fonksiyonu bozuluyor ve buna bağlı gelişen bir kanama hastalığı. Gerçekten bu tanıyı koymak güç ve bu tanıyı koyduğumuzda da gerçekten çok büyük bir iş yaptığımızı düşüneceksiniz diye düşünüyorum. Mutlaka hayatınızda bir yer edinecektir bu tanı. Şimdi bu hastalık nadir bir hastalık. Yaşlıyla birlikte artan bir hastalık. Milyonda belki bir görünüyor. Yaşla birlikte 15'lere kadar çıkıyor. Dolayısıyla hastanın paterni farklı yaşlarda, yaşlı sıklıkla, yaşla beraber artmakta. Tabii buradaki temel problem ne? Deneyimi çok az. Bu konuyla ilgili işte buradaki deneyimi artırmak için bunu yapıyoruz. Deneyimi olmayan ya da az olan bir hekime başvurması nedeniyle sonuçları ağır olabilen bir durum. Yani mortalitesi aslına baktığınızda %3 ile çeşitli çalışmalarda %41'e kadar. Bakın bu kadar range var. Bunun temel nedeni tanının geç konulmasıyla alakalı. Ancak hastaların önemli bir kısmında, yani %30'luk kısmında belki hafif bir kanamayla takip edilebiliyor. Burada tabii kanama paterni de o bizim bildiğimiz konjenital hemofili hastalarından farklı bir klinik izliyor. Konjenital hemofili o verilen faktöre karşı bir antikor gelişmesi sonucu, edinsel hemofili de otoimmün hastalıklarda olduğu gibi bir otoantikor gelişmesi sonucu olan bir durum. Dolayısıyla farklılık, karşı inhibitör gelişme oranları, yani buradaki bahsettiğimiz inhibitörler edinsel hemofili ile konjenital hemofili arasında farklılık arz etmekte. Görüldüğü hastalıklar, risk faktörleri farklılık arz etmekte. Birazdan bunları açacağım ayrıntılı olarak. Yaş, gördüğünüz gibi normal şartlarda biz konjenital hemofilileri çok erken yaşlarda tanısını koyabilirken edinsel hemofilide yaş aralığı 2 ile 92 yaş arasında ortalama 78 yaşa kadar saptanan aralıkta biz tanıyı koyabiliyoruz. Kanama paternleri de görüldüğü gibi farklı. Az önce sevgili hocam bahsetti. Daha çok hemartrozlarda böyle iliopusas kanamalarıyla seyrederken edinsel hemofilide karşı gelişen, gördüğünüzde bazen belki dehşete kapılabileceğiniz bir yaygın hematomla karşımıza gelebilir tarzda olabiliyor. Zaten biliyoruz, artropati ile karşımıza gelen konjenital hemofili hastalarının epidemiyolojisinde cinsiyet farklılığı çok saptanmıyor. Ancak hemofili, ağır hemofillerde erkek olduğunu, çok sıklıkla erkek olduğunu zaten biliyoruz. Şimdi burada ilişkili olduğu hastalıklar çok önemli. Niye? Bu hastalık türlerinin hepsi acil servise başvurabiliyor. O yüzden acil servis bizim için çok kıymetli. Yani otoimmün hastalıklar, tüm otoimmün hastalıklar içerisine koyabileceğimiz hastalıklar, bizim lenfoproliferit dediğimiz hematolojiyi ilgilendiren malin hastalıklar, onkolojiyi ilgilendiren solid tümörler ve beraberinde astım, diyabet, inflamatuar hastalıklar ve son zamanlarda aşıyla birlikte, yani bunları artık COVID aşısı ve enfeksiyonu, COVID'in kendisi ve aşısı da edinsel hemofili oluşturabilecek vakalarda sunulmaya başlandı. Bunlar post-COVID olarak ya da aşı sonrasında gelişen edinsel hemofili vakaları görmeye başladık. Aynen çoğu hastalıkta olduğu gibi ilaçlar da bu şekilde alınan öyküye göre kullanılan ilacın da edinsel bir hemofiliyi karşımıza
çıkarabildiğini unutmamak gerekiyor. En önemli noktalardan birisi de gebelik. Gebelik de otoimmün hastalıkların çoğunda çok sıklıkla bir arada olmakla birlikte aynı edinsel hemofili de gebelikle ilişkili olduğunu söylemek lazım. Ancak hastaların bu tarafında %50 kısmını oluştururken %50'sinde ise herhangi bir risk faktörü olmadan daha önce bir hemostatik bir problem olmayan bir hastada şiddetli bir kanama olayının ortaya çıkmasıyla tanı alabilen bir grup. Şimdi gebelik bunları bu duruma ayrı bir parantez açarak gebelikten bahsetmek lazım. Çoğunlukla da ilk gebelikten sonra ortaya çıkabilen tamamen normal olup sonrasında APTT'nin uzadığı bir doğum sonrası bir süreçle birlikte sonraki bir yıl içerisinde sıklıkla da 1 ay ile 5 ay arasında aslında olmakta postpartum dönemde. Ama gebelik esnasında nadiren olabilmekte. Ve ancak vakaların %70 altında yapılan çalışmada kendiliğinden de ortadan kalkabilmekte. Dolayısıyla kanama tedavisi mutlaka gerekli olan grup değil. Tabii bunlarla ilgili de bahsedeceğim. Şimdi buradaki en önemli noktalardan birisi de acil servise gelen hastalarda bizim az önce sevgili hocamın da söylediği gibi bu tanının gecikmesine mahal vermeyecek bir tavır sergilemek. Dolayısıyla buradaki en önemli nokta tanının gecikmeyeceği bir ortam hazırlamak. Çünkü prognozun daha önce bahsettiğim gibi hızlı tanı konulmasıyla birebir ilişkisi mevcut. Şimdi %70'inde hastalar şiddetli kanayabiliyorlar ve mortalitesi çok yüksek olabiliyor. Ancak dediğim gibi %30 civarında hastada tedavi gerektirmeden takip edilmesi gerekiyor. Ama ilk haftadaki ölümlerin tanı konum ya da APTT'nin uzadığı edinsel hemofilinin ortaya çıktığı dönemden itibaren en önemli ölüm nedeni gastrointestinal ve akciğer kanamalarına bağlı gelişen ölümler ve intrakraniyal ve retroperitoneal hemorrajilerden kaynaklanan ölümler. Dolayısıyla beraberinde akut başlangıçta olduğunu söylemiştik. Şiddetli ve hayatı tehdit edici bir kanamayla ve yaygın az önce resimde de gösterdiğim gibi subkutan kanamaların, hematomların olduğu bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Tabii acil şartlarında biz faktör 8 düzeyi ya da inhibitör düzeyini görmemiz, sonuçlandırmamız mümkün değil. Ancak bu sürece gelecek, yani o artık o düzeyleri ölçme fırsatı daha henüz erişmeden belki tanıyı düşünerek tedaviye başlayabilecek bir duruma acil serviste biz gelebiliriz. Tabii az önce de bahsettiğim gibi konjenital hemofilden farklı bir kanama bölgeleri, yaygın subkutan hematomlar, ekimozlar şeklinde ya da daha çok gastrointestinal ya da böyle mukozal kanamalar şeklinde karşımıza çıkan bir grup. Diğer grup neydi? Sıklıkla eklem içi kanamaları ya da kas içi kanamaları şeklinde konjenital hemofilde karşımıza çıkıyordu. Önemli olan neydi? Aynı zamanda mortalitenin yüksek olması, sıklıkla da %50'sine yakınında altta yatan bir hastalık ve riskinde ilerlemiş yaşla birlikte karşımıza gelmesi. Yine bahsetmiştik, morarmalarla yumuşak dokularda kanama, melana hematüri, epistaksis, metroloji şeklinde karşımıza ve daha da önemlisi gastrointestinal, intrakraniyal, retrofaringel, retroperitoneal kanamalar ya da tanı belki de bu değerlere bakmadığımız sürece ya da tanıyı koymadığımız aslında cerrahi alınması gereken durumlarında o cerrahi sonrasında ya da cerrahi intraoperatif dönemde çok şiddetli kanamaların olabileceği bir durum. Bunlardan aslında bahsettim, birbirinden farklılıklarını anlatım içerisinde. Şimdi hastanın öyküsünü aldık ve artık bir şüphelendik, ne olduğunu düşündük. Tabii ki o hocamın da çok güzel ifade ettiği gibi biz laboratuvar testlerine başlıyoruz. En başta hemogramla trombosit sayısına ve beraberinde APTT'ye ve PT'ye, beraberinde fibrinojene hepsine birlikte baktığımızda izole olarak APTT'nin uzun olduğu. Niye bunu söylüyoruz? Sadece faktör 8'e karşı gelişen aslında bir edinsel hemofili olmuyor. Diğer faktörlere karşı da inhibitörler gelişebiliyor. Ancak bu durum son derece az. Bunlar içerisinde özellikle faktör 8'e karşı antikorları bizim anlatmamızın temel nedeni faktör 8'e karşı gelişen antikorlar en fazla sıklıkta olan antikorlar. Ve bundan sonrasındaki ayrımla ilgili bilgiler vermeye devam edeceğim. Şimdi biz APTT'si uzun olan bir hastada acil servise geldiğinde ilk önce bunları söylerken şunu söylemek lazım. Acaba APTT alınırken o kan damar yolundan mı alındı
bir giden kateterden ya da işte bir ilacın maruz kaldığı, özellikle de heparine maruz kaldı mı mutlaka bunu teyit etmemiz gerekiyor. Yani dolayısıyla ikinci kez bir sağlıklı bir gözle tekrar etmekte fayda var. Bazen kan kateterden alındığında ya da oradan bir tedavi giderken alındığında karşımıza sorunlu bir laboratuvarla karşı karşıya kalabiliriz. Dolayısıyla bunu teyit ettikten sonra tekrar baktık, APTT'si uzun olduğunu gördükten sonra artık ışık yanmalı ve arkasından da bundan sonraki basamaklı durumda hematologlarla iletişim içerisine geçilmeli. Biz böyle durumlarda acaba bu APTT daha önceden normal bir hemostazı sahibi bireyde uzamasının temel nedeninin bir faktör eksikliği mi ya da o faktöre karşı bir inhibitör mü gelişti? Bunu anlamak için bir in vitro olarak bir test yapıyoruz. Biz buna mixing, Türkçesi karışım testi yapıyoruz. Bizim laboratuvarımızda ve çoğu laboratuvarlarda yapılabiliyor artık. Karışım testi, yani normal bir plazmayla, hazırlanmış plazmayla o hastanın plazmasını karıştırarak normal plazmayla yaklaşık %50 faktör oluşturacak bir durum elde ediyoruz. Böyle durumda tekrar bir PT ve APTT ölçümü yaparak o APTT'nin normale dönüp dönmediğine bakıyoruz. Eğer faktör eksikliği var ise bu kişide normale dönmüşse bir faktör eksikliği vardır. Eğer dönmemişse onunla birlikte acaba bir edinsel hemofili var mıdırı düşünüyoruz. İkinci basamakta yaptığımız bizim karışım testi. Karışım testiyle birlikte aslında tanıya giden yolda çok önemli bir durum elde ediyoruz. Ve bu hastada normalde 36-39 arasında olması gereken, yani üst limitin üzerinde 4-5 saniyeden itibaren eğer düşmemiş ise bunda bir inhibitör varlığı vardır. Hele hele kanamayla birlikte ise edinsel bir inhibitör olması açısından yüksek şüphe oluşturuyor. Tabii burada bahsettiğim gibi bunun tanısını hızlı koymak istiyoruz. Çünkü mortalite, morbidite ile önemli paralel olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla eğer tedavi edilmezse de antikor vücutta aylarca, yıllarca devam edebiliyor ve bu süreç devam ettiği sürece de kanama riski de devam ediyor. Şimdi tekrar kısa bir özet geçmek gerekirse arada nedeni daha önce hemostaz bozukluğu olmayan bir hasta acil servise geldi. Sıklıkla altta yatan bir komorbiditesi var ve laboratuvarında ise APTT'si uzamış. Biz karışım testini siz bize sormadan dahi böyle bir durumda yapabilirsiniz. Altta yatan başka bir neden düşünmemiz isek ve normale dönmediğini düşündüğümüz bir APTT düzeyi. Bundan sonraki basamakta mixing testi, karışım testi yaptıktan sonra bizimle iletişime geçerek acaba bu hastada bir edinsel inhibitör var mı diyoruz. Eğer böyle olduğunu düşündüğümüz andan itibaren hızlıca tedaviye başlamamız gerekiyor. Tedavinin ayrıntılarından tabii ki bahsetmeyeceğim ama neler yaptığımızla ilgili de bilgiler vermek istiyorum. Buradaki en önemli ajan bypass edici ajan. Yani o trombini, pıhtıyı oluşturmak için bizim daha söylediğim gibi faktör 8'i ya da faktör 9'u konjenital hemofilide olduğu gibi oraları direkt pıhtı oluşturmasını engellemeden faktör 10 denilen faktör 10'u aktive ederek pıhtı oluşturmasını oluşturacak bir, yani orayı bypass ederek faktör 10'u aktive edecek bir devam edecek bir süreci oluşturmak. Burada da 2 tane ilacı kullanıyoruz sıklıkla. Nova-7 rekombinant faktör 7A ve protrombin kompleksi aktive APCC dediğimiz klasik olarak isminde FIBO olarak söyleyebileceğim 2 tane ilacı kullanıyoruz. Konjenital hemofilide bunları kullanabiliyoruz. Ancak edinsel hemofilide birazdan yine bahsedeceğim. Nova-7 endikasyonu mevcut. Aynı zamanda bu hastalık bir otoimmün antikor olduğu için immünsüpresif tedavide mutlaka başlanması gerekiyor. Tabii temel tedavi edilmesi gereken bir şey de eş zamanlı olarak en kısa zamanda altta yatan hastanın tedavi edilmesi gerekir ki bu tedaviden hastalar tamamen kurtulsunlar. Bahsettiğim gibi rekombinant faktör 7A'yı biz kullanıyoruz. Kısa aralıklarla Tekin bu hocam hastalık biraz sırasında... zaman sürecini hatırlatmak istiyorum. Biraz zamanımız daralıyor. Tabii hocam. Şimdi ben zaten aslında vermek istediğim noktaları verdim. Bundan sonraki aşamada birkaç vaka örneklerinden bahsederek buradaki bir süreci anlatmak isterim. Beraberinde bizim Nova-7'la tedavi ettiğimiz hasta grubuna arkasından beraberinde immünsüpresif tedaviyi eklememiz gerekiyor. Bazen de tabii bizim daha çok konu alanımız birinci basamak tedaviden fayda görmeyen hastalarda 3. 4. basamak, 2. 3. 4. basamak tedaviler kullanmak gerekiyor. Kullandığımız ilaç Nova-7 rekombinant faktör 7A'nın yaklaşık birinci basamak tedavide %80 ile %100 arasında
etkinlik gösterebildiğini kısa aralıklarla 2-3 saatte bir enjeksiyonlar yaparak tanıyı koyduğumuzda gerçekten çok yüz güldürücü olduğunu söyleyebilirim. Tabii COVID döneminde bunlar önemli. Trombozla seyredebilen bir durumlarla birlikte olan bir durum olduğu için rekombinant faktörüye daha doku faktörünü de aşırı eksprese ettiğinde özellikle sizin alanınıza girecek ilerlemiş aterosklerotik kalp hastalığı, ezilme, yaralanması, septisemi, dik gibi durumlarda da tabii alert olmak gerekiyor. Şimdi benim tabii bundan sonrasında bahsedeceğim ikinci, üçüncü basamak tedaviler var. Biz immünsüpresif tedavileri, eklemeleri yapıyoruz. Bunlar acil tedavide yeri değil, sadece bilinmesi amaçlı bunları söyledim. Ve bu hastaların yakın takip edilmesi, yani 1 yıl, 2 yıl kadar antikor takiplerinin yapılması gerektiğini de söylemeliyim. Şimdi bu aşamadan sonra da vaka örneklerine, benim kendi takip ettiğim acil servisten yoğun bakıma takip edilen vaka örnekleriyle sunumumu tamamlamak istiyorum. 3-4 tane vaka örneği var. Şimdi 36 yaşında bir kadın 35 haftalık gebelikte fetal distresle sezeryana geliyor. Sezeryan yapılıyor. 7. günde masif transfüzyon gerektirecek kanamaları oluyor. Yaygın ekimozu ve senkopla hasta yoğun bakımdan bize danışılıyor ve bu ek olarak da gerçekten faktör 5 Leiden hemozigot mutantı olması nedeniyle hastanın antikoagülan aldığı, gebelik döneminde düşük moleküler heparin aldığını ve yanında aspirin aldığın bir hasta olduğunda gerçekten zor bir hasta grubuydu. 3. gününde yaygın hematomla karşımıza çıkmıştı. Biz gördüğümüzde aslında başlangıçta bakın INR'si 36.7 iken kanama kontrolünü sağlayamıyorlar. Abdominal kadın doğumu ilgilendiren abdominal histerektomi ve salbenjektomi yapılarak sonrasında APTT'nin uzun olduğunu ve takibinde biz faktör 8 düzeyinin düşük olduğunu ve aslında APTT'nin uzadığını görüyoruz. Söylediğim gibi karışım testi ve APTT'de düzelmenin olmadığını ve inhibitör saptıyoruz. Tabii ilk başta aslında bu hasta acil serviste APTT uzun, mixing'de karışım testinde APTT'nin normale dönmediğini gördükten sonra aslında tanıya giden yol çok büyük oranda halledilmiş oluyordu. Biz bu hastayı bana danışıldıktan sonra rekombinant faktör 7A ile Novasevon'la 3 dozda kanama kontrolünü yapıp eş zamanlı olarak hastaya kortikosteroid başlayarak inhibitörün negatifleştirecek bir sürece girdiğimizi söyleyebilirim. İkinci hastamız doğum sonrası vajinal kanama nedeniyle sevk edilen bir hasta. Bakın hemen APTT'si 62, faktör 8 düzeyi inhibitör karışım testiyle düzelmeyi, faktör 8 düzeyinin 1,5 çok düşük olduğunu ve sonrasında hastaya kanama kontrolü için yine beraberinde rekombinant faktör 7A ile birlikte steroid başlandığını ve bu hastanın tanıya kadar geçen sürenin 22 gün olduğunu söylemek istiyorum. Steroide hızlı yanıt veren bir hasta, kontrole gelmeyen bir hasta. Şimdi 73 yaşında başka bir hasta, 10 yıl önce serviks SEA öyküsü olan bir hasta, hematüri ve hematokezya ile geliyor. Bakıldığında acil serviste hastanın APTT'sinin uzamış olduğunu ve dolayısıyla karışım testiyle normale dönmeyen bir durum. Faktör 8'de ölçülüyor, inhibitörü yüksek çıkıyor. Biz bu hastaya kanama kontrolü için rekombinant faktör 7A veriyoruz, steroid başlıyoruz. Arkasından hastanın aslında relaps bir serviks SEA olduğu görülüyor. Bu hastada tabii tanıya kadar geçen süre 6 gün. Ancak sonrasında hastanın bir kolon perforasyonu nedeniyle eksi olduğunu öğreniyoruz. Şimdi 56 yaşında enfeksiyon hastalıklarında yatarken bir APTZ uzunluğu ve onun da uzamış olduğunu ve faktör düzeyinin karışım testi sonrası düşük olduğu saptanıyor ve hastanın steroid tedavisiyle birlikte hemen giriliyor ama kanaması olmadığı için bu hastaya rekombinant faktör 7A tedavisi başlanmıyor. Tanıya kadar geçen sürede 15. 84 yaşında erkek hasta, diğer bir hastamız sol omuzda ve kolda yaygın hematomla geliyor. Hemoglobini düşmüş, bu kanamaya bağlı, APTT'si uzamış. Sonrasında baktığımızda faktör 8 düzeyi düşük, inhibitör düzeyinin yüksek olduğunu görüyoruz. Steroid ve beraberinde yanıt alınamadığı için immünsüpresif tedavi ve 3. basamak tedaviyle inhibitörün negatifleştiğini, tedaviye yanıt verdiğini görüyoruz. Bunun da sonrasında bir inflamatuar hastalıkla TBC tanısı aldığını söylemem lazım. Şimdi sonuç olarak burada en önemli fark edince fark eder dememizin temel nedeni yaygın kanamalarla karşımıza gelecek bir hasta grubu. Daha önce bir hemostatik bir problemi yok. Çoğunda altta yatan bir hastalık var. Belki de yok. Hematomu, kaslarında kanaması, morlukları ve laboratuvarına baktığımızda APTZ sıklıkla, çok sıklıkla APTZ uzaması 40 saniyenin üzerinde sıklıkla bu 36 üst sınırı kabul edersek ve sonrasında hastaların
bir edinsel hemofili hastası olduğunu, aslında bu bir süren bir hastalık grubu olmadan yeni tanı bir hastalık grubu olduğunu söylemem gerekir. Ben sabrınız için çok teşekkür ediyorum. İyi kongreler diliyorum şimdiden. Çok teşekkürler Tekin Bey. Tekin Hocam, evet. Arkadaşlar herhalde bu kongrede vakit nakit yani o kadar değerli ki şimdi bir türlü şey. Şu anda bizim hemen diğer uyduya geçmemiz gerekiyor. Hiç vaktimiz yok. Yani arada çay kahve çıkarlarsa bir daha toparlayamayız. Arada siz gönderin onlara. Daha iyi olur. Siz gönderin yani yavaş yavaş. Biz çay kahve gönderelim size. Bu daha iyi olur. Buraya yeni uydu için Mehmet Gül Hocam biliyorsunuz 30 yıldır sırt sırta beraber yürüdüğümüz değerli hocamızı buraya davet ediyorum. Buyurun Mehmet Hocam. Başlayabiliriz değil mi? Sayın Başkanım, çok değerli konuklar, değerli misafirler, kongremizin bugünkü oturumu da bir önceki satelit sempozyumun bir nevi devamı gibi. Yine kanamalı hastanın acilde yönetimiyle ilgili bir konu. Bizim için çok değerli. Tüm acil servislerde karşılaşabildiğimiz hafif ya da orta şiddette ya da çok ciddi düzeyde kanamalı hastalarla acilde karşılaşıyoruz. Yaklaşık son 10-15 yıldır da özellikle kumadin ya da antikoagulan kullanımıyla ilişkili kanamaların yönetiminde çok ciddi tedavi yöntemleriyle ilgili gelişmeler oldu. Bizim için yüz güldürücü, acil yönetiminde işimizi kolaylaştıran, zaman açısından özellikle. Tabii bunun yanı sıra diğer kanamayla ilişkili diğer bölümlerle, kardiyoloji, beyin cerrahisi olmak üzere bu hastaların yönetiminde gerçekten yüz güldürücü mortalite, morbidite açısından sonuçlar ortaya çıkmaya başladı. Bugün de bu satelit sempozyumumuzda bununla ilgili Sayın Başkanım bana 30 yıllık birlikteliğimizden bahsetti. aynı şekilde ben de size bu oturumda çok kadim bir dostum, hem derneğimizde hem de camiada çok değerli hizmetleri olan, çok gayretli, çalışkan bir hocamızı davet etmek istiyorum. Kendisi İstanbul Medeniyet Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı. Aynı zamanda derneğimizin genel sekreteri. Kendisini acil serviste oral antikoagulan kullanımıyla ilişkili kanamalı hastaların yönetimiyle ilgili sunumunu yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Buyurun Sayın Behçet Hocam. Merhaba. Mehmet Hocam beni takdim ettiği için çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Şöyle, önce söz veriyorum, zamanımda bitireceğim. Hatta 5 dakika önce bitireceğim. Yani zamanım dolmasına 5 dakika kala bitirmiş olacağım. En çok da Başar abi seviniyor. Çünkü o... evet. Şimdi bu oturumun yapılmasında emeği geçen öncelikle Centrum firmasına çok teşekkür ediyorum. Onlara çok gerçekten güzel bir alkış istiyoruz. Bize de sabrettiler çünkü uzadı. Onlar da bize bunu sabrettiler, kabul ettiler. Teşekkür ederim kabul ettiğiniz için, çok sağ olun. Alkışladık, tekrar alkışlarımız gelecek. Şimdi geçen gün ben bir yerde bir ders anlatıyordum kursta. İşte derse girmeden önce işte zamanda bitirme ne kadar emniyetli olduğunu falan anlatmaya çalışıyorum. Tam derse girdik, bir önceki konuşmacı İstanbul trafiğine takılmış. İşte ben ikinci konuşmacıydım, dolayısıyla ben anlattım. Ben de dedim ki İstanbul trafiği kötüdür, o geç gelir, epeyce zaman var, anlatayım. Tam 16 dakika bitirmiş oldum. Bir de baktım ki konuşmacı gelmiş orada duruyor. Şimdi zamanda bitireceğim.
Tekrar söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Ya salonda biliyorsunuz ben genelde böyle bazı çekilişler yaparım. Başar abi hiç şey yapmayın. Ben zamanda bitireceğim. Hiç endişeniz olmasın. Bugün doğum günü olan var mı aranızda? Bugün doğan. Bugün 15 Ekim doğum günü olan var mı? Sizin var mı? Pek tabii ki var. Çok güzel bir hediyemiz var. Tabii ki hediyesiz olmaz zaten. Ya tebrik etmek istiyoruz onu, kutlamak istiyoruz doğum gününden doğru. Peki kronometremi de açtım tabii bu arada. Evet. Evlilik dönümü olan var mı? Evlilik yıl dönümü. Allah Allah. Yokmuş. Nişan yok mu? Başar abi siz değil misiniz? Evet. Çocuğu doğan var mı bugün? Tamam, başka sorular soracağım. Ama mutlaka o hediye vereceğiz size. O hediyeyi mutlaka vereceğiz size. Evet. Şimdi bu ders biraz önceki dersin bir devamı şeklinde olacak. Onlar da zaten işimi kolaylaştırdılar. Protonobin kompleks konsantreleri ve bunların klinik uygulamadaki yerlerinden bahsedeceğim. Çok bildiğiniz bir şey. Peki ne yapıyoruz biz burada özellikle? Şöyle bir soru daha sormak istiyorum ama bunun şeyi yok, hediyesi yok. Son bir ay içerisinde vitamin K antagonistlerine bağlı kanamalı hasta gören oldu mu? Son bir ay içerisinde. Hocam siz gördünüz mü? Gördünüz mü? Ben bazen soru sorarım bu sınıfta. Maksat sizin bilginizi ölçmek değil. Sizin güzel sesinizle sorunun cevabını sınıfa aktarmak içindir. Yanlış anlamayın lütfen. Gördünüz mü? Son bir ay içerisinde. Vitamin K antagonistlerine bağlı kanamalı hasta gördük mü? Son 2 ay içerisinde gören oldu mu? Evet, çünkü bu ilaçların kullanımı yaygınlaştı. Artan yaşla beraber kronik hastalıklar, onların işte komorbid düzeyleri falan ve bunlara bağlı komplikasyonlar. Dolayısıyla bunlar ilk geldikleri yerde acil servislerdir. Sık görüyoruz. Her ne kadar ilk son bir ay içerisinde gören az varsa da yine ama görülüyor. Demek ki mutlaka her ay karşılaşabiliyoruz. Karşımıza geliyor. Ne olacak bu derste? Vitamin K antagonistleri ve K vitamini kullanımına bağlı kanamalardan bahsedeceğiz. Yine vitamin K antagonistlerine bağlı kanamaların tedavisinde bu trombik komplekslerinden bahsedeceğiz. Hakeza karaciğer hastalarına bağlı bunların kullanımından bahsedeceğiz. Bu konuyla ilgili tedavi kılavuzlarını konuşmuş olacağız. Yeni nesil antikoagulanların etkilerini geri döndürülmesinde ve volüm yüklenmesiyle beraber bu konsantrelerin praktikteki yerinden kısmen bahsetmiş olacağız. Peki, vitamin K antagonist kanamalarına bağlı hangi ajanları kullanıyoruz? Hocam siz yakın olduğunuz için size söylüyorum. Ha? Kofa kullanıyorsunuz. Başka ajan kullanan var mı? Hiç kullanmıyor muyuz? Bugün kadar hiç başka bir şey kullanmıyor muyuz? Demek ki herkes Kofak'ın emniyetini biliyor. Peki, nerede kullanılıyor bu vitamin K antagonistleri? Sıklıkla zaten acil servislerden başlıyoruz. Venöz trombozlarda, pulmoner embolilerde, yine hakeza komplike olabilecek atrial fibrilasyonlar tedavisinde biz kullanıyoruz. Yine koroner trombozların da yardımcı tedavi olarak kullanıyoruz. Çok yaygın olarak kullanılan ajanlardır. Dolayısıyla çok yaygın olarak kullanılıyorsa çok da komplikasyonları vardır. Peki bunlar şöyle bir şey, vitamin en çok kullandığımız, çok bildiğimiz, ta çocukluğumuzdan beri, tıp fakültesindeki öğrenciliğimizden beri sürekli karşılaştığımız bir şey. En çok ne kullanıyoruz hocam? Yavuz hocam? Evet, ama sesiniz az geliyor hocam. Varfarin. Ama bu bazı şeyleri var, bunların bazı sıkıntıları var. Çok kullanılan bir ajan olmakla beraber ne gibi? Bir kez dar bir terapötik pencereye sahiptir. Genetik faktörlerden etkilenebilir. Yediğiniz yiyeceklerden etkilenebilir. Kullandığınız ilaçlardan etkilenebilir. Etkisi geç başlıyor, geç sonlanıyor. Etkisinin geç başlanması nedeniyle biliyorsunuz acil serviste biz başlarken onunla beraber birkaç gün parenteral tedavi başlıyoruz bunları. Etkilerini geç başladığını bildiğimiz için böyle bu tarz sıkıntılar var. Hatta kişiye göre de değişebiliyor. Yani 3 kişiye veriyorsunuz.
5 miligram birisinden iğnereyi 5'e çıkarıyor ve ikinci kişiden 15 gün boyunca 10 miligram kullanıyorsunuz, hiçbir şey olmuyor. Böyle genetik faktörlerden de etkileniyor. Peki temel özellikleri olarak da biz bunları trombozlarda kullanıyoruz. Yani etkeni bildiğimiz için piyasa isminden de bahsetmekten biz beis görmüyorum. Kumadin 5 miligram ve 10 miligram şeklinde oluyor. 35-45 dakikada etkisi saatte etkisi yarı ömrü var. Genelde biz 5 miligramla başlıyoruz. Bazı hastalarda inere düzey yükselmeyince 10 miligrama kadar çıkarabiliyoruz. Peki bunlar ne yapıyor vitamin kan antagonistleri? De vitamin kan ile ilişkili koagülasyon faktörlerinde biz bunları bildiğimiz, çok sıklıkla bildiğimiz, biraz önce de bahsedildi. Faktör 2, ondan sonra 7, 9, 10. Bir de bunların yan etkilerini geri döndüren tromboz oluşmasını engelleyen protein C ve S'i bunlar inhibe ediyorlar. İki yolda hem intrasenk hem de ekstrasenk yolda inhibe ediyorlar. Başka, şimdi şöyle bir şey, bu varfarine çok kullanılıyor dedim. Ona bağlı olarak yıllık %8'e varan oranlarda kanamalar olabiliyor. Hele bizim ülkemiz gibi bu ilaçların yan etkilerini kontrol etmek zor olan yerlerde bu kanama olayları çok daha fazladır. Veriyorsun adama kumadini 5 miligram ya da 10 miligram, 3 ay gelmiyor, 6 ay hiç gelmiyor ya da kanama olunca geliyor. Yani dolayısıyla çok rahat kontrol edemiyoruz. Böyle şöyle bir şey var bunun. İki tarafı keskin bir bıçak gibi. İnereyi düşürürseniz, yani ilacı az verirseniz, ilacı veya da keserseniz bu sefer inere düşüyor, tromboz riski oluyor. Biraz yükselteyim diyorsunuz, bu sefer de inere yükselince bu sefer de kanama riski oluyor. Böyle terazinin iki gözü gibi göz önünde bulundurmanız gereken bir şey olduğu için takibi gerçekten zor. Hele kırsal kesimlerde yaşayıp kontrollere gelmesi zor olan hastalar için hakikaten çok zor. Acaba kaç oldu? Düştü mü? Yükseldi mi? Dolayısıyla bu hastalar bize komplikasyonla geliyorlar. Yani kontrollere geldiklerinde çoğu zaman komplikasyonlarla gelebiliyorlar. Evet, dediğim şekilde bunların oral antikoagülan kullanılan hastalarda ortalama olarak yani %8-10'a kadar da çıkabiliyor ama 6,5'e kadar oluyor kanama. Ama şöyle bir şey var, bu kanamaların %50'si majör kanamalardır. Yani ölümle sonuçlanabilecek kanamalar olduğu için her ne kadar sayısal olarak, rakam olarak küçük de olsa ama ciddi komplikasyonları var. Peki en çok nerede oluyor bunlar? Yine acil servislerde gördüğümüz için hemen her gün gelir bunlar. Gastrointestinal en öncelikli bu komplikasyon kanamasıyla gelen gruplardır. Bunun dışında %15 oranında da üriner sistem, böbrek kanamaları falan olabiliyor ama %25 civarında intrakraniyal kanamalar oluyor. Bunlar gerçekten çok ciddi patolojilere sebep olabiliyorlar. Bu açıdan bizim için önemli. Peki ve bu major dedim ya, bu kanama komplikasyonlarının %50'si majordur. Bunların da %20-30'u intrakraniyal kanamalardır. Hatta yani intrakraniyal kanamanın tek sebebi bu değil ama bütün intrakraniyal kanamaların %15'i bu oral antikoagülan kullanımına bağlı gelişen komplikasyonlardır. Yani hiç az değil. Hiç az değil ve çok da ciddi bir komplikasyondur. Bunlar en çok nerede oluyor ve mortalitesi çok yüksek olan parenkimal kanamalar, bir de vasküler kanamalar, subaraknoid kanamalar oluyor. Her ikisinin de gerçekten komplikasyonları ve sekeleri çok yüksektir. Mesela 3000 hastanın üzerinde yapılan bir çalışmada antikoagülan kullanımına bağlı intrakraniyal kanamalarda mortalite en yüksek çıkmış. Yani travmaya bağlı olan kanamalarda, vasküler kanamalarda, orada burada, bunların hepsinde antikoagülan komplikasyonlara bağlı meydana gelen intrakraniyal kanamalarda mortalite en yüksektir. Çünkü durdurması gerçekten zor. Çünkü elimizde yeteri miktarda ajanımız da olmadığı için, ama artık var. Şu anda biz bunları kullanıyoruz. Peki ne var? Hemen burada Yavuz Hocam söyledi. Biz şu anda protrombin kompleksleri kullanıyoruz. Dolayısıyla kesinlikle elimiz güçlü. Başka neler kullanıyoruz bu ajan konuda? Hocam da demişti, vitamin K bizim yıllardır kullanına geldiğimiz bir şeydir. Kullanıyoruz. Elimize var. Ulaşılması aslında çok zor değil. Bir de daha da ucuz. Tek başına da kullanabiliriz. Oral ya da IV de kullanabiliriz. Bir de
hemen hemen önemli merkezlerde plazma kullanıyoruz. Ama bunları karşılaştırdığımız zaman biz ne istiyoruz Yavuz Hocam? Nasıl bir ajan olsun istiyoruz? Çok güzel, evet teşekkür ediyorum. Bak size şey geliyor yani, gift size yakın olabilir, söyleyeyim hocam. Hediyesi yakın geliyor. Güvenli olacak, başka? Nihat sana vermeyeceğim. Evet doğru ama hızlı olacak. Mustafa, başka ne olacak? Uyumlu olacak diyorsun. Tamam. Güvenli, hızlı ve etkili olacak. Böyle bir ajan istiyoruz. Aslında bütün şeylerde bütün tedavilerde biz bunları istiyoruz. Yani bir hastaya bir şey vereceksiniz. Bir kere güvenli olacak, hızlı olacak, etkili olacak. Hepsi bu hastalarda da biz, yani bu komplikasyonların düzeltilmesinde de biz bunları istiyoruz. Şimdi bu kompleksleri vitamin K ile beraber verdiğimizde çok hızlı etki gösteriyor. 10-15 dakikada bizim istediğimiz sonucu bize verebiliyor. Çok kullanılan plazma, o da güzel bir şeydir. Gene faktör içeriyor. Ama onun etkisi de hızlı olmakla beraber fakat kısmidir. Biz güvenli bir şey istiyoruz çünkü. Vitamin K'yı tek başına kullandığımızda ortalama olarak IV kullanınca 6 saat kadar içerisinde etki ediyor. Oral çok daha uzun. Ama bizim ilk olarak yaptığımız şeylerden bir tanesi de sadece ilacı keserseniz ona bağlı olarak tedavi edici etkisi çok uzun oluyor. Gene de biz bunu yapıyoruz. Demek ki elimizde bir vitamin K'mız var, plazma var, konsantrelerimiz var. Şimdi hocam da demişti şöyle, peki biz neden böyle bir tedaviye ihtiyacımız var? Çünkü plazmada faktör azalmış. Biz onu replesme etmemiz gerekiyor. Çünkü varfarin onları inhibe etmiş ya da etkisiz hale getirdiği için kanamayla gelen hastalarda hastanın bizden istediği lisan haliyle şu, bana faktör ver. Benim plazmama faktör ver hızlı bir şekilde. Neyle ver? Ya plazmayla ver ya da bu komplekslerle ver. Hangisi etkiliyse, hızlıysa onunla ver. O zaman biz şunu bir kez kullanacağımız ajanın yüksek miktarda faktör içermesi gerekiyor. İkincisi hızlı etki etmesi lazım. Üçüncüsü güvenli olması lazım. Güvenli demek şu demek. Tamam verdin, etki etti, inereyi düşürdü ama inere hemen yükselmesin. Mutlaka belli birkaç saat, birkaç gün belirli bir düzeyde tutabilsin. Dolayısıyla bunlar faktör içeriyor. Bu kompleksler, protrombi kompleksleri en çok ihtiyaç duyan faktör 2, 7, 9 ve 10'u, bir de trombozu önleyen protein C ve S, bir de faktör aktivasyonunu korele eden, regüle eden antitrombonun 3'ü içeriyor. Zaten bizim de bunlara ihtiyacımız var. Peki taze plazma ile karşılaştırdığımızda şöyle bir güzel bir tarafı var. Bu kompleksler taze donmuş plazmaya göre 25 kat kadar ya da plazmaya göre faktör içeriyor. Çok yüksek bir oranda. Evet biz buna ihtiyacımız var. Hastanın ihtiyacı var. Yüksek miktarda faktör verip bir an önce inereyi düşüreceğiz. Hastayı güvenlik çemberde almış olacağız. Tamam biz bunu yapıyoruz ama peki bunun komplikasyonu olur mu? Evet olur. Tromboz yapabilir. İşte bu trombozu da önleyen 2 tane ajan içerisinde dahil edilmiş. Protein C ve S. Trombin üretimini inhibe edip hastanın tromboza gitmesini de önlüyor. Çok mantıklı bir şey. Bunun dışında da antitrombin 3 var. Bu da trombin aktivasyonunun korelasyonu sağlıyor ve aslında ilaç kendi kendini de düzene sokmuş, regüle etmiş oluyor. Hem etkisini gösteriyor, etkisini istiyorsunuz, hem de kendisine bağlı gelişen komplikasyonu önlesin diye içinde başka ajanlar istiyorsunuz. Onlar da dahil edilmiş. Protein C ve S. Bunlar değişik miktarlarda bulunabiliyor bu faktörler ve yarı ömürleri de çok uzundur. İşte bundan dolayı güvenli oluyor. Yüksek miktarda faktör içerdiği için hızlı etki ediyor. Yarı ömrü uzun olduğu için de uzun süre istediğimiz kadar inereyi normal seviyede, istediğimiz seviyede tutabiliyor. Şimdi biz bu hastalarda bir şey istiyoruz. Özellikle bu kanamayla gelen hastalarda acil cerrahi ihtiyacı varsa, hasta da acildeyse lütfen bunlara ulaşalım. Çünkü hastayı hızlı bir şekilde regüle etmek, inereyi belirli bir düzeye getirip ve ameliyata vermek istiyorsunuz. İşte o anda size en çok yardımcı olacak, güvenebileceğiniz şey bu protrombi kompleksleridir. Plazma da verebilirsiniz. O da etkili, güzel bir ajan ama bunun kadar hızlı ve etkili değildir. Evet, demiştik ki koagülasyonu hızlı düzeltiyor. Bu açıdan yüksek faktör içeriyor, 25 kat kadar.
ve uzun süre iğnereyi belirli bir düzeyde tuttuğu için de güvenli oluyor. Biz de zaten bunu istiyoruz. Öyle değil mi Yavuz Hocam? Ha? Peki, tamam. Gelecek sene Atüder Kongresi'nin tarihini bilen var mı? Yok mu? Nisan mı? Ama hiç deseydin sana hediye verecektim ama bak şimdi. Ha? Evet. Bakın çalışmalar var. Bu faktörün infüze edilmesiyle beraber 15 dakika içerisinde iğnereyi bizim istediğimiz, yani kanama açısından güvenlik bir sınıra getirebiliyor. Çok güzel. Ya bu açıda gerçekten mükemmel bir sonuç. 15 dakika içerisinde iğnereyi güvenli bir alana getirebiliyorsunuz. Başka çalışmalarda acaba tamam getirdiniz iğnereyi aşağı hemen bastınız faktörleri, infüze ettiniz, dolaşıma verdiniz. Tabii ki iner, doğru iner. Ama ben bunu diyorum ki burada kalmasını istiyorum. Çünkü ben hastayı ameliyata alacağım. En az 4-5 saat orada olacak. İnerin yükselmesini istemiyorum. Yükselmemeli. Doğru. İşte size bu çalışmada bunu gösteriyor. Yani hastalarda 4 güne kadar iğnereyi belirli, güvenli bir yerde tutabiliyor. Bu açıdan da bu çalışma sonuçları itibariyle güzeldir. Bize güzel bir sonuç vermiş oluyor. Burada da peki plazmayla bir korelasyonu acaba karşılaştırması, plazma da dedim güzeldir. O da faktör içeriyor. Şöyle, bu protrombin komplekslerinin 2 saat içerisinde ya da 1 saat içerisinde gösterdiği güvenli ve hızlı etki plazma 24 saat içerisinde ancak gösterebiliyor. Plazma da düşürür ama bu hem güvenli hem hızlı hem etkili sonucu plazma bunun 1 saatte yaptığı etkiyi plazma 24-26 saatte ancak gösterebiliyor. Biraz önce bahsedildiği için bunu geçiyorum. Edinsel şeylerde de kullanabiliyor. Karaciğer hastalıkları da bize kanamayla gelebilir. Yani vitamin K antagonistlerine bağlı olarak işte faktörlerin azalması ya da inhibe olması sonucu kanamalı bir şekilde bize gelebilirler. Giz kanamasıyla demiştim. Burada da çok güvenli güvenli bir şekilde gerçekten bunu kullanabilirsiniz. Ulaşabildiğiniz sürece hızlı bir şekilde başlayıp etkisini hızlı görebiliyorsunuz. Bu hastaları ciddi komplikasyonlardan kurtarabiliyorsunuz. Peki bunu kim öneriyor? Başta kendi meslektaşlarımız olmak üzere acil tıp camiaları, dünyanın gelişmiş acil tıp camiaları ve kardiyoloji camiası, hematoloji camiası önerdikleri şey şu: bu hastalarda vitamin K antikoagulan antagonistlere bağlı gelişen kanamalarda önce prosedürü durdurun. Yani kullanılan varfarin ilacı kesin. Tamam, bunu yapıyoruz. Sonra yanınızda hemen elinizin altında varsa vitamin K IV verin. Sonra birinci tercih protrombin kompleksleri olmak üzere bunu verebilirsiniz. Ama o yoksa tercihen plazma verebilirsiniz. Peki özellikle intrakraniyal kanamalarda bize önerilen şey şu: prosedürü durdur. Yani varfarini kes. Vitamin K'ya 10 mg şekilde ver. Tekrarlayan dozda verebilirsiniz ve faktör ver. Hastaya hızlı bir şekilde faktör verin. Eğer istediğiniz iğne düzeyini elde edemezseniz tekrarlayabilirsiniz. Tekrarlama endikasyonu şu: iğneyi belirli bir düzeye getiremiyorsanız tekrarlama dozu verebilirsiniz bu faktörleri. Bir komplikasyonu var mı? Evet, olabilir. Tekrarlayan, çok sık tekrarlanan dozlarda dik ve tromboz gibi yani etkileri olabilir. Eğer bu da yoksa, yani bu kompleksler de elinizde yoksa, o zaman plazmayı 10-15 mg kilogramdan başlayabilirsiniz. Kimlerde? Vitamin K antagonistlere bağlı gelişen intrakraniyal kanamalarda. Ne zaman verelim? Özellikle inere 2'nin altındaysa bu ajanı kullanmaya gerek yok. Ama 2'nin üstünde artmaya devam etmişse, 2'nin üzerine çıkmışsa o zaman 25 kilogram üniteden başlayabiliriz. Ve inere yükseldikçe biz de dozunu artırabiliriz. Çok ciddi major kanamalarda 1000 ünite verilebilir. Eğer hastada intrakraniyal kanama varsa o zaman 1500 üniteden bu ajan verilebilir. Bu ajanın hazırlanmış çok güzel şeyleri var, kartları var. Acaba hangi hastada ne kadar vereyim diye kilogramı var. Ona karşılık gelen ünite ve patolojiyi buluyorsunuz. Hızlı bir şekilde size vermeniz gereken sonucu gösteriyor. Bir de hedeflediğiniz bir inere düzeyimiz olması gerekiyor.
Şöyle bir durum var. Bunun plazmayla kıyaslandığında güzel bir tarafı da overdose bir volüm olmuyor. Çünkü az miktarda veriyorsunuz. Çünkü bazen bizim hastalarımız hem kanamalı hem kalp yetmezliği ve yüklenme olabilir. Hem de böbrek fonksiyon bozukluğu olabilir. Bu açıdan bir volüm yüklenmesi riski oluyor plazmalarda. Bu açıdan da kıyasladığımızda güzel bir avantajı var. Çünkü biz az miktarda bu faktörleri verdiğimiz için kesinlikle bir yükleme dozu olmuyor. O açıdan da güzel bir avantaj. Başka avantajları da var. Demiştim plazma da faktör içeriyor ama bu özellikle vitamin K antagonistlere bağlı inhibe olan faktörleri bu çok 25 kat daha fazla miktarda içeriyor. Bu açıdan güzel bir avantajdır. Onun dışında protein C ve S'i içeriyordu. Volüm yüklemesini yapmıyordu. Az miktarda veriyorduk. Hızlı bir yani kullanımı da çok hızlı. 5-10 dakikada verebiliyorsunuz. Ama mesela bir plazma istiyorsunuz gelecek. O işte donmuş bir şekilde gelecek. Kan grubu belli uyumlu olacak. Eriyecek. Ondan sonra vereceksiniz. Bunun öyle bir sıkıntısı yok. Volüm yüklemesi açısından diğeriyle kıyasında yaklaşık 9-10 kat kadar daha az bir volümle hastayı daha hızlı, daha etkili, daha güvenli bir çembere alma şansımız var bu ajanları kullanmakla. Bunun dışında FDA ve başka önemli organlar vitamin K'ya bağlı, vitamin K antagonistlere bağlı koagulopatiyi düzeltmek için bu ajanın kullanmasına izin verilmiş, tavsiye etmiş, kesinlikle güvenli bir şekilde kullanılabilir. Biraz önceki sunumda bahsedildi, edinsel şeylerde de bu kullanılabilir. Size söz vermiştim, erkende bitireceğim sunumumu. Özellikle küçük major kanamalarda şöyle bir hedef kendimize yapabiliriz, belirleyebiliriz. İnere düzeyimiz en azından 2'nin altında olacak şekilde belirleyebiliriz. Mesela hasta gelmiş de hastanın faktör düzeyi düşüktür, kumadin kullanıyor. İşte basit bir cerrahi müdahale yapacaksınız. Belirli bir kilograma göre yükleme dozu yaptıktan sonra bir yarım saat ya da 1 saat içerisinde işleminizi yapabilirsiniz çok rahatlıkla. Ya da ciddi major kanaması var, giz kanaması var, intrakraniyal kanaması var. Hızlı bir şekilde faktör yüklemesini yapıp yine 1 saat içerisinde ya da 40 dakika içerisinde bu hastayı tekrar güvenli bir şekilde cerrahiye alabiliyorsunuz. Peki şöyle bir komplikasyonu olabilir mi? Virüs, yani bizim bildiğimiz mesela hepatit, ondan sonra HIV gibi organ transplantı ile transfer edilen enfeksiyon riski var mıdır bunlarda? Çok düşük. Hatta yok denilecek derece. Diğerleriyle kıyaslandığında böyle bir riski yok. Bir de bu heparin içermiyor. O açıdan da güzel. Nasıl kullanılacak? Kullanımı çok basit. Dakikada 2 mililitre olacak şekilde hiçbir solüsyonla karıştırmadan da IV verebilirsiniz. Hatta diyelim ki sulandırdınız. İşte o anda bir problem oldu. Yani mesela diyelim ki plazmayı eritiyorsunuz. Belli bir süre içerisinde bunu vermeniz lazım. İyice eridikten sonra onu laboratuvara tekrar geri gönderemiyorsunuz. Bunun öyle bir riski yok. Sulandırdınız ya da sulandırmadan enjektörde kaldı biz sizinle beraber. Onu 3 saat içerisinde tutabilirsiniz. 3 saat sonra da kullanabilirsiniz güvenli bir şekilde. Ya da saklama koşulları çok daha rahat, daha kabul edilebilir. 2 ile 8 derece içerisinde ortamda saklanabilir. Oda da içerisinde de belli bir düzeye kadar saklanabilir. Hatta yani diyelim ki kendi acil servisinizin içerisinde aylarca bunu güvenli bir şekilde tutabiliyorsunuz. Şöyle teşekküre gitmeyeceğim. Başkanım kaç dakikamız var? Evet. Çünkü daha söyleyeceklerim var. Tekrarlıyorum. 1. Az volüm yüklüyorsunuz. İkincisi viral enfeksiyon transplant riski yok. 3. Çok hızlı etki edebiliyor. 4. İstediğiniz düzeye iğneyi çok hızlı indirebiliyorsunuz. 5. İğne düzeyini uzun bir süre güvenli bir alanda tutabiliyorsunuz. 6. Uygulanması çok kolaydır. 7. Çok oda ısısında acil servisinizde saatlerce, günlerce tutabilirsiniz, saklayabilirsiniz. Enjektöre çektiniz, 3 saat kadar sonra da kullanabilirsiniz. Etkisi yine aynı şekilde devam edecek. Şimdi
Hakan hocam sen ne zaman doğmuştun? Hangi ay, ayın hangi gününde? 01. İyi. Mehmet abi siz? Neyi sordunuz hocam? Tam Siz ne zaman doğmuştunuz? Tam anlamadım. Ne zaman doğmuştunuz? Hocam o Peki bir soru daha soracağım, bitireceğim. en son- Ekim ayın içerisinde doğan var mı? Ekim ayı. Gerçekten mi? Tamam, söz verdiğim için sözümü yerine getireceğim. Hakan hocam buraya gelebilir misiniz? Siz davet ediyorum. Centrium'daki Ebru Hanım, Cüneyt Bey, Ömer Bey buradalar mı? Siz de buraya davet edebilir misiniz lütfen? Hocam. Ha. Tamam. Şimdi söz vermiştik. Sözümüzü yerine getireceğiz. Firmamız da geldi. Çok teşekkür ediyoruz. Sözümüzü yerine getireceğiz. Size de güvendiğimiz için siz bizde kırmazsınız. 2022 ATÜDER Kongresi'nde full sponsor olarak sizin tarafınızdan desteklenecektir. Doğru mu? Onlara teşekkür ederim değil mi? Hocam 2022 ATÜDER Kongresi'nde KOFAK sizi full sponsorla kongremize davet ediyor. Bizden bir şey istemeyin o zaman. Yok. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz size de. Çok sağ olun. Sunumum burada bitti. Başka hediyelerim vardı. Siz o tarihlerde doğmadığınız için onlar şimdilik kalsın başka bir zamana. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Değerli katılımcılar, Behçet hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Tabii bugün zaman biraz Başar hocamızın açılış şeyinde bir video vardı. Hani bugün sabaha kadar buradayız diye. Herhalde öyle gidecek böyle sarkarak. Şimdi bir sonraki oturumumuz dünyanın çok farklı yerlerinden çok değerli bilim insanlarının COVID raporlarıyla ilgili bir panel olacak. Panele başkanlık yapmak üzere Sayın Başkanımızı kürsüye davet ediyorum. Come please. Yes. Kulaklık alabilir arkadaşlarımız. İngilizce panelimiz var. This is in English. Good afternoon, everybody. It's a big honor for me to share this section with Luis Vincent. Thank you, my colleague. Pleasure. And very important subject, COVID-19 in the world, in US, in Europe, in another country. We will start, and I want to ask to Luis Vincent to continue. What do you think about COVID-19 in Europe? And we can start. Yeah, I think I'll speak a little bit about it later in the next session on COVID experiences. But right now we have 4 speakers, 3 from Europe, if England is still Europe, and 1 from the United States. So it's my pleasure to welcome at the podium Luis Garcia Castrillo, who was already with us at the opening session yesterday, and he will tell us in 15 minutes what happened in Spain, and in particular how they could manage this very difficult situation. So, Luis, welcome. Thank you very much. Thank you for having me in this Congress and allowing me to share my experience with all you. I am going to be a little bit expansive in the sense that I am not going to focus only in Spain, as my position has been in the last years USEN president. I have a broad perspective, broader than just Spain, so I am going to try not to overlap with the other European speakers, and I am going to try to be as accurate as possible.
So my three areas of today are going to be how the COVID has evolved in Europe, what it has been the impact on the health sphere of the COVID, and something that I think is very important for us because some countries are moving from the pandemic to the endemic period, to think how we are going to deal with this period in the emergency departments, and now that we have time, and not to make the same mistake that we did it 2 years ago on the spring, let us plan how we are going to manage the situation. So let me start. This slide probably is very familiar to all of you. It represents the 5 waves that the COVID took in Europe since today. You can see that up to date, Europe has had close to 72 million of cases with more or less 1.5 million of deaths. That is a very impressive number. And the small graph on the right side of the slide shows same interpretation with the 5 waves, but you can see at the end that the line is not at the 0 level. There is still some plateau, some area up here, so we cannot say that COVID has been solved in Europe yet. The number of cases per country, you can see in this graph that plots the number of cases per country. You can see that we have countries in a very positive situation, like my country, here on the bottom. We have Spain, Italy, Portugal, France, Germany, Belgium, a couple of countries in which the number of cases are really low. We have some intermediary countries like Turkey, and we have countries mainly from the east part of Europe in which still there is a very high number of cases. So not all countries are evolving at the same speed, and we have a great difference in between them. This other graph shows the situation of Europe compared with other areas, other continents. And I have used the WHO 6 regions, 6 health regions. Unfortunately, we occupy the 2nd place after the America, linking North and South America, that are in the top, as you can see. This represents the accumulated number of cases per 100,000 population. As you can see, with the numbers that we have here, we can say that America and Europe, 10% of the citizens have suffered from COVID. And this is also a very impressive number. Here in the slide, I have not represented the other regions, but they are really far away from these figures, thanks to the situation that they have. It is well known that the number of attendees in the emergency department during the COVID period came down dramatically. Most of the publications represent or provides the figure of a reduction of 40%. Here in this slide, I represent the figures from my emergency department, and you can see in the blue columns comparing the same period of 2019 with 2020 that the adults decreased during the first part of the pandemic close to 40%, 43%. But you see that the pediatrics group were the ones who have the highest reduction, 65%. The same methodology was used at the end of the year, and you can see that in the fall of the 2020, the reductions for the adults was still at 20%, and for the pediatrics at 45%. The short column represents the obstetric population that has had no changes. And I use this information from UK because they have a really nice report methodology using the syndromic surveillance system, and they have historical information. And you can see in the first graph the attendees in UK during the year 2019. And you can see that the numbers of cases going
to this accumulated emergency departments are really flat. There is a small decrease during the spring, but the rest of the year is flat. But as soon as the COVID appears, there was a dramatic reduction, the same information that we have in the first slide, and it comes up and recuperates the normal numbers, but not totally. There is still a reduction at the end of the year. And here we can see this year, 2021. And you see that there is still a reduction during the spring. The reduction is due to this outbreak that England has of COVID cases during the spring. And, yep, during the spring, and then it goes up. And it goes up, and it's interesting to point, goes up over the historical level of 2019. So UK now is having more cases, the same as France, the same as Spain, and Italy is not following the same pattern, but it's very close to this. This is to represent what is the workload of the hospital. We have two countries, France and UK. And in the dark columns, we represent the number of beds that are occupied by COVID cases. And this is a very interesting slide. We saw that per million of inhabitants, there are up to date 91 patients admitted to the hospitals. There is a big difference in between those who have been vaccinated, here, a very small number of COVID cases vaccinated, with those who have not been vaccinated. The unvaccinated patients are most of the COVID patients who are admitted to the hospitals in UK and also in France. And if we compare these figures with the workload that cancer or trauma or other conditions produce, it is not the same number, but this is a substantial number of beds are occupied by COVID patients. You see that this situation depends on the period that you analyze. For example, now, these countries that I mentioned previously, Spain, Hungary, Belgium, United Kingdom, the number of beds occupied are really low, but this country, Bulgaria, an Eastern country, has a high number of beds occupied. And this photo here has been very common in the European hospitals, and I hope it's not going to come back again. What is the variant of the COVID that actually we are seeing? Well, this is easy to answer. Most of the cases are Delta. Delta variant appears in the spring and is occupying most of the cases. What is the vaccination or how this vaccination is going in Europe? I will say that there are countries that they have been very fast in vaccinating patients. You can see here Portugal, that is in the top of the list. Malta, Spain, Denmark, they are close to 80%, 85% of the population, a very high number, while other countries, they are in the bottom part of the list, and we have the Eastern countries up here. So still there is a lot of work to be done in this group of countries. Here in this slide, I would like to transfer you a very important piece of information that allowed us to evaluate how the COVID has impacted the health systems in the different countries. I am talking about the excess in mortality. Usually we talk about the number of deaths per million, or we talk about the number of cases, or we talk about the number of beds that are occupied in the intensive care. But I would like to introduce this idea to you. I think it's more useful to evaluate how the COVID has impacted our health system as a whole. Probably you are familiar with the concept of excess of mortality, but I will go briefly through this. If we are able to count the number of deaths that have been produced historically during a certain period of the year in a specific place, we can predict that the same number is going to happen in the next years. And this is what excess of mortality represents. Using the 5 previous years, we compare the mortality of 2020 with the mortality of the previous years. And we know that there is an excess. There are more deaths. And we call this excess in mortality.
But it is interesting to know that not every country has the same excess in mortality. Here you have this list. Up to date, the excess in mortality per million of inhabitants in Russia is 4,000, while in Denmark it's 0. Denmark has had not increase in mortality. They have had the same number of deaths that previous the pandemic. And this is very important. It means that the health system has been able to manage the number of cases that COVID was producing without any impact in other cases. Now, another aspect. If we are able to calculate the stress in mortality, and we know how many cases die because COVID, we can estimate that the other part of the deaths are due to other situations, probably because the health system was not working properly. COVID was occupying too much resources, so other areas of the health system was not being so well managed. And here we have some figures. You have here the figure from UK, that the excess in mortality during a certain period was 50,000 cases. COVID was 35,000. So there was a proportion of cases that cannot be explained by COVID. It has been explained by the lack of resources during this period that has affected other conditions. And it's the same for Spain, that also has an excess in mortality that cannot be totally explained by the COVID. There is a 25% of excess in mortality in my country that cannot be explained by COVID. That means, as it says here in this slide, that during the pandemic, Spain has had an excess in mortality compared with the previous years of 100,000 cases. But 25% of these deaths, 25,000, are not COVID cases. They are cases that have died because we have not been able to cope with them because our resources have been just focused on COVID. It is well known the impact that the pandemic has produced on the population, on the mental health of the population, but I would like to stress here the impact on the health professionals. Doesn't matter which area of the mental health you evaluate, there has been a real increase, and we have to deal with this, and we have to take care of this problem now and in the future. And now we come to the last part of my presentation. What are we going to do in the future when the COVID stays with us and it becomes an endemic infection? We have implemented a lot of changes in our emergency departments and pre-hospital systems to deal with the COVID. Here is the list. I am not going to go through them, but we have to reevaluate them. And the Royal College of Emergency Medicine in London has produced the first document, and he has these 6 recommendations. I'm going to go quick through them. To improve the infection control on the emergency departments, and let us avoid the traditional waiting room in which physical distance is impossible. To reduce the crowding if it is possible. Patients should receive care from teams that have a specialization in these problems. The physical design of the emergency department has to be rethink. We have to think if we need the 2 paths with the triage outside of the hospital, fever clinics, etc. This should be rethink. We need more COVID testing for best care, and we need metrics that allow us to evaluate our new implementations. And finally, I will say that during the pandemic, our challenge was to keep the business as usual. But now we have to move to an endemic state. This is not going to happen in all countries at the same time. There are going to be different incorporations of the endemic states in the different areas. But we have to rethink the past of organization of our health professionals. We have been producing an overload of work and on stress on our professionals, and we have to rethink about this. And we have to move our emergency departments to the original core purpose, to deal with the very ill and sick and reduce death and disability. And we have to use the lesson learned. We have learned a lot, I think, and this is one example, this type of meetings. We share our experience. So this will help us to look to the future and do our best for our patients. Thank you very much for your attention.
Muchas gracias. Thank you very much indeed. That was a very nice overview of this terrible problem. So now let's move to another continent. Let's move to the United States with Professor Paul Kivela, who is also known to us, not only by reputation, but from the opening session yesterday. He is a past president of the American College of Emergency Medicine. So welcome to the podium to speak about COVID Report America. Well, thank you very much, and good afternoon, marhaba. It's interesting, as I was preparing this lecture, I gave a very similar lecture online to EPAT not too long ago. So hopefully I can get this working here. In November of 2020. So I thought probably the best way to do is to look at this is see what's happened in the past year. And I think Dr. Castillo talked about a lot of the same lessons that we're learning here in the U.S. as they've learned in Europe and elsewhere. So, you know, this is November 2020, and this is kind of when the peak of the first wave or the second wave was happening. And we were a little scared how bad it was going to be in the States. And it was worse. So I'm going to kind of compare here. And you see, we were on the upslope of that first curve then. And right now, that upslope that we were all panicked and everything is where the peak was of now this third curve. And so this wave here is something that we have now lived through. And there's no drama anymore. So what's interesting is the attitude of not just the physicians and the nurses, but also of the media of how we're looking at COVID. And I think, you know, what we've all learned here, and we're hearing now from the Australians, the Asians as well, is everybody, the idea of trying to contain this and trying to eliminate it is impossible. And we're all come to that conclusion. So we really need to look at what do we do from here on out to minimize our problems. You know, here is some data here of the reported new cases in the United States, and again, we're waving up once again. And it's interesting, different parts of the United States are constantly at different phases. So to really say what's happening in the United States, you really have to say where in the United States. Very similar to Europe, the U.S. is very different. We have different politics from one state to the next. We have different challenges, including geographic and temperature-wise. So the northern states are going indoors, and that's where the peaks are happening right now as it gets colder. So these are things that we have to think about as we go forward. You know, it's interesting, you know, I think Trump said, you know, USA #1. This is not the #1 that we wanted to be at. You know, prior to the pandemic, we were ranked the #1 country in the world to handle a pandemic. And I have to tell you, we did not perform #1. And, you know, we're still having challenges, you know, 2 years into this. And I don't foresee any of these problems going away necessarily overnight. The one thing that we have done is we've learned kind of how to mitigate things as best we can. And I think that's something here that we should all share together of different mitigation strategies. And we'll talk a little bit about this at the end. But here in the United States, we're closing in on 750,000 deaths from COVID. And if you look at the excess of deaths, one of the things is this number is probably undercounted. A lot of the nursing home patients, a lot of the patients at home that have died, if they didn't get tested, they don't count. So what's our true number? It's hard for me to say. What's the true number of the emergency department patients that we've scared away that end up dying from causes because they were afraid to come to the hospital? You know, those numbers are very challenging to see. You know, we talked a little bit about the psychiatric component of this, certainly on our medical staff. It's happened on the entire workforce. In the United States, over 50% of the people that are working
are rethinking what type of job they want to go back to, that they don't want to go back to the same job they were doing before. This will create a whole new set of potential problems that I'm not sure any of us can predict where that's going to take us. So this was where the distribution of COVID was in November 2020. And this is where we're at today in the US. And this is active cases. So where we were before, there were certain spots that were certainly the hot spots. Now we have hot spots everywhere. And this is constantly going. So if you look at these side by side, you know, you can see right now that we really have to move from a pandemic to an endemic situation, because we're going to have potential hot spots for years to come, is my prediction. I hope, as some of the leaders think, that this will kind of burn itself out this year. I'm very afraid that, you know, we have the Delta, the Lambda, the Mu. I'm afraid we're going to go through the Greek alphabet and then go to the Latin alphabet and then go to the Cyrillic alphabet, just because we're constantly going to have different variants. You know, one of the things that we have looked at is the hospital admissions. This is the stuff that we're switching to. We're not switching to new cases as much as we're looking to count hospital beds and especially ICU beds. So what we're doing in the US is making a move from certainly the new cases is predictive, but the real challenge that we have is, do we have enough ICU beds? And, you know, prior to all of this, the US is the #1 country in the world, pretty much by far. Germany's pretty close, but we have more ICU beds per capita than any other country in the world, and usually about 3 times as much as any typical country in Europe. But we're completely full. Even as of during the second wave, although it was not as severe, not as high as the previous wave, the ICU beds in the United States were gone. In Oklahoma, there was no ICU beds. In Texas, there was no ICU beds. One of the doctors in Oklahoma transferred a patient to New Jersey for an ICU bed. That's 1,500 miles or 2,200 kilometers is where we sent this person by airplane for an ICU bed. And part of that was done because the ER was backed up. There's no ventilators left. It's really the challenge, I think, here as we go forward is to start counting your ICU beds. You know, one of the challenges that we have in the United States is in the United States, we're overly democratic, I think. And we don't just have one state government. We have about, 50 in the US, but then we have additional on top of that. So the question is how do we get our population vaccinated? And this is one of the things that we have people on both sides of the political spectrum that don't believe in this vaccine or are afraid of it. And so we have some of the kind of the liberal and the minorities on one side that are afraid of it, and we have some of the right-wing people are also similarly afraid of getting this vaccine. So it really creates a huge problem to really get ourselves to any level of fully vaccinated. And the vaccination here, it really changes based on the politics. So in a blue state, which is pretty liberal, like California and San Francisco, you have 74% of the residents are vaccinated. I now work in Alabama, 2 counties away from where I work, 27% of the people are vaccinated. So this is a huge potential issue, and the issue here is probably accentuated is that the people that are at that 27% are in worse health than the people that are in San Francisco. So this is kind of a double whammy. So I don't think that the U.S. is going to be out of this problem for quite some time. So where are we now, and where are we going forward? I think right now we have to determine what is the new normal. You know, are we going to be wearing masks around all the time? When should we wear a mask? You know, how should we interact with our peers?
How should we have medical conferences? Trust me, that's a big discussion in the United States right now. You know, now that we have Zoom, should we be doing all of these conferences via Zoom? I, for one, don't think that's the answer. I have to tell you, I have Zoom fatigue. And so there is certainly those issues. So when we look at these safety measures, masks, what type of mask? How long should you wear a mask? Should you throw it away? You know, these are questions that I'm not sure we all have the answers to. But I think this is something where we need to start spending our research on, is trying to make that understanding. I think we also have to look at these vaccine mandates. Are they and should they be enacted in schools? Different workplaces? Should it be all workplaces? Should it be some? How is this going to affect travel? Should you be vaccinated to travel? Do you just need a COVID test? These are questions that I think we have to look at, not just by one country, but as an entire world community. We have to be looking at these things. And then going on leisure, if you want to go to the pub or the bar or to the store, when should you wear a mask? And certainly we have now, one of our big things that we had spikes this summer, were blamed on rock and roll and music concerts. That all of a sudden now you got 30,000 kids that come together and go to a concert, and there's an outbreak, and the outbreak, they take it back to their family members. You know, how are we going to handle this? These are some of the issues. So I think where we're at right now is that we're also going to have to get way better at surveilling various variants. We're going to have a flu season coming up, and in the U.S. we're already seeing flu. One of the problems that we have right now is we're doing a lot of rapid tests in our emergency department. And a lot of these patients are turning up to be influenza B, at least on the test, on the rapid test. What ends up happening is only half of those are influenza B. The other half are COVID. But the COVID test was turning out negative on the rapid test. So these are big, big challenges that we're going to have to come together as a world community to make sure that we have accurate tests, that we're surveilling the right aspects. And then there's also the issue that we're happening in the United States, that our critical measure is the ICU bed count in communities. That's what we find as being the thing that the patients and the communities actually changes their behavior. If you advertise you have no ICU beds, people tend to be a little bit more careful. And I think we need to make sure that we can communicate that in a way that does not scare the patients away from the hospital. So we have to show that, number one, it's in the community, but the hospital and the ICU, and especially the emergency department, is a safe place for us to go to. So where is emergency medicine? You know, after SARS in Canada, ED volumes did not return to their same level after SARS for almost 10 years. In the US, we had drops of about 40%. And the real question is now what happened is we had telemedicine came in there too. Are our volumes going to be the same? Are we going to be seeing sicker patients? Right now in the US, we see sicker patients, and now we see the non-sick patients again. Why? Because now if you have a cough, a sniffles, a fever, and you go to your primary care physician, they refuse to see you because they think that you might have COVID. So all these cases of the common cold, the minor flu, the sinusitis, the bronchitis, the asthma are being sent to the emergency department. So we're getting inundated by the very sick and by the not so sick, and the people in the middle are sometimes scared to come to us. The patients with cancer, the people with high blood pressure or diabetes are afraid to come to us. So we really need to make sure that we work on building the confidence that the emergency department is a safe place going forward. And we have to prepare for these shifts in volumes of how do we handle this, and how do we handle if our staff gets sick. You know, where we have all of our staff are vaccinated, all of our physicians, our residents are now getting Delta strain, and they're out again for another 14 days. How do we cover to make sure that we have adequate support?
How do we make sure that if a bunch of people get sick at our ER, that the doctors from another ER will come over there and assist? So we really have to rethink how we provide emergency care in the United States, and that's going to be an ongoing discussion. But I think the whole idea of, in the U.S., if you see one emergency department, you see one emergency department. We're going to have to get a lot better at being able to move from one emergency department to the next. So thank you very much. I wish I could give you more encouraging results, but I have to say it is encouraging seeing all of you here and sharing your ideas, your thoughts, your experiences, and I hope I can bring some of those back to the U.S. and hopefully I can give you some insights here that will improve your practice as well. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Paul, for the great presentation. Now we move to England by Zoom connection. Richard Buddy, you know, Richard Buddy, join us. Is ready, Dr. Emre? Okay. Richard, welcome to our Congress. Do you Thank hear? you very much. Yeah, okay. Can Miss you hear you me okay? and waiting you to Antalya face-to-face next time. Yeah, I hope so. It would be much better. Okay, we can start. Okay, thanks for the welcome. Is it okay if you enable screen sharing for me so I can share my slides? Thanks, that's great. So, hopefully be able to see that full screen. It's okay? Yes, that's fine. Great. So thank you very much indeed for welcoming me to the conference. It's a pleasure to join you. As I say, I wish I could be there in person. Emre asked me if I'd talk about the UK experience of COVID-19. So that's what I'm going to do for the next 10 or 15 minutes. So the UK has been pretty hard hit by COVID, unfortunately. Here you can see the cumulative number of deaths per million of population in different countries. And you can see how that's progressed through the pandemic. And the United Kingdom is in the pink line here. So you can see we fared pretty badly all along, and we're still right at the top for mortality, unfortunately. We've had cases in 3 or 4 different waves. So in the first wave, we didn't have widespread testing. So it was, largely restricted to hospitals, and the community testing hadn't been scaled up. So this is misleadingly low. Actually, the wave was much bigger than that in wave 1. And that was a really nasty wave we had in wave 1 because it affected care homes and it affected elderly people. So we had a lot of people in the emergency departments who had lots of comorbidities, were older, and they had a very, very high mortality rate, unfortunately. And it was quite scary, as we've all been quite scared, I'm sure, during the pandemic, to see this condition that we didn't know much about, and plenty of people coming in, and we just couldn't do anything for them. They were grossly hypoxic with severe pneumonia. Things went quiet over the summer last year, and then they started to kick off again in the autumn. And we had this sort of second wave that seems to be calming down. But then as we went into Christmas, the restrictions eased for social distancing. People went to do all of their usual pre-Christmas activities in the UK, and the mixing led to a huge wave after Christmas. In fact, our Prime Minister announced that, it was okay for people to mix over Christmas for a couple of days with households. And I don't know how much that had to do with it, but we had a huge spike just after Christmas, unfortunately. Again, things then settled. It peaked again as we came into the summer, and it stayed that way. You can see now this unusual trend now that it's almost like it's endemic. We'll wait and see what happens as we go into the winter, but you can see this very steady level for quite some time. One of the good things about the UK's pandemic response was vaccine uptake. So we did that very well initially. The vaccination regime started in December 2020. And I think that started with healthcare professionals, rolled out to the general population in January. And you can see that there was a fantastic response for vaccinations initially, with almost 60% of the population vaccinated very, very quickly after we started. And that was due to a huge effort across primary care and setting up large vaccination clinics.
getting many people in. But unfortunately, it started to level off, and that's where we are right now. It's leveled off. The vaccinations are open to all adults, and we've extended that to 12 to 15-year-olds now as well. But you can see that we've got quite a shallow gradient, and we're reaching about 85% of the population aged above 12 who are vaccinated now. There are a lot of anti-vaxxers, unfortunately, who really don't believe in the value of the vaccinations. There is a lot of misinformation and a lot of mistrust in the medical profession now. Not just in the vaccines, but in the swabs we use. People believe that we're trying to cause cancer using the swabs. People believe that the treatments are going to poison them. They want to use ivermectin or in other more holistic treatments that don't have any evidence base to them. So that's a bit of a challenge for us. Here's the impact that the pandemic's had on healthcare. So you can see, this is, you could see the number of cases earlier on. Didn't look like a lot in wave one, but of course the healthcare utilisation was quite substantial with a big wave. And then again, it peaked even more in the winter. It didn't feel quite as scary and as though it had as big an impact in wave two, but you can see the numbers were higher in wave two. And now you can see the impact of vaccination, because although we've got a similar number of cases at the moment to the winter peak, actually there's far fewer hospital admissions, and the majority of admissions are in unvaccinated patients, particularly ICU admissions, where it's very rare to get vaccinated patients. And here's the number of deaths. Again, you can see that the vaccination schedule has had a big impact on mortality. So we're at low levels of mortality compared to what we were at in the first waves of the pandemic, which is very good news. At the moment, I have to say that the COVID pandemic is predominantly affecting school children and their parents. You can see the hotspots of cases in children between 5 and early teenage years. And so there's plenty of those cases, and then they seem to be spreading it to their parents. So you see another peak in 30 to 45-year-olds. So I'll tell you through testing next. That's something about the sort of epidemiology of COVID in the UK. Let's talk a little bit about how testing has worked in the UK. So when the pandemic started in wave one, emergency departments were responsible for the testing. This doesn't look particularly pleasant, but this was outside our emergency department. The ambulance entrance is on the right of this photo in Manchester. This is our emergency department in Manchester. And this is a construct that was a temporary build that was dropped in here. And patients would come in for testing from the community. So although they didn't actually need hospitalisation or emergency department care, patients in the community would come to the ED for testing, and they'd walk in on the left here. We'd walk in on the right, and we'd have a little airlock area in this porter cabin. And then we'd sort of swab them through a screen with full PPE on. And so we were in charge of all of the community testing initially, which wasn't particularly sustainable for a busy emergency department in the middle of a pandemic. We started to do drive-through testing, we called it, where patients would come to our ED car park and we'd swab them through the car window. And that really took off as a concept, because when community testing really expanded, we saw plenty of drive-through testing centres. So towards the end, I think, of wave one, we saw the launch of a testing strategy with 4 pillars in it in the UK. So in the first pillar, we've got swab testing. So this is the testing that we have in hospitals, the PCR testing for patients who need testing because of symptoms or whatever else, maybe they're having an operation. And then we call it pillar 2, which is the community testing. And the labs that run the tests there are called lighthouse laboratories. So they're actually private labs, not part of the National Health Service. And they run the testing for us. And the patients will basically book on the government website to have a PCR test. And they'll have an option to go to a walk-in or a drive-through, or even send their test in through the post. And then those tests will be analysed, those samples will be analysed, and you get the results in about 24 hours. We've got pillar 3, which is serology testing, and that really didn't take off. It was only really used for surveillance of how many people have got antibodies now, and also guiding certain treatments, but antibody testing really hasn't found a use case. And then lastly, we've got the surveillance in pillar 4, where we're looking at what's happening to the pandemic.
So let's talk a bit about point of care tests. Our reference standard, of course, is RT-PCR testing in the hospital labs. And the problem is it takes 24 hours for us to get a result. So point of care tests are very attractive because they can give us results much, much quicker. And we've got a whole host of different tests that we could use in the emergency department. Molecular tests, this is a test called DNA nudge, which is a kind of shortcut PCR. There are several of these which use PCR methodology, but you get a result much, much quicker. This one gives you a result in 90 minutes. There are others that give results in 39 minutes, 90 minutes again for the pocket. So they're nice technologies. There's antigen tests. So the Abbott ID Now, for example, was highly publicized. This is the Quidel Sophia assay, which give you rapid results using an automated platform. There are portable ones like the Lumira DX handheld assay, LAMP assays, and then lateral flow tests, which I'll talk more about in a moment. And these have been taken up variably in EDs across the UK. We found that we tried to implement the DNA nudge and the Abbott ID Now in Manchester, and it didn't go quite so well. You have to think about biosafety, how you're going to get the test to the analyzer, and that wasn't always so straightforward. Plus, when we evaluated the real world performance of the test, it didn't quite meet the expectations of what we thought. So we largely abandoned the use of point of care testing in our own department. Lateral flow testing has been very successful in the UK though. So we use it for the NHS staff testing. So if you're a healthcare worker, you test yourself twice a week using lateral flow tests when you're asymptomatic. And of course, if you have a positive test, you have to have a PCR, but you'll stay off work while you're waiting for your PCR results. So that helps to keep our staff, our patients safe and each other safe. And then we rolled out mass population testing. So now you can actually, you can order tests on a government website and test yourself regularly. It's helpful if, for example, you're going to a family gathering. People often use it to screen themselves, to give themselves reassurance that they're not going to spread something to their relatives. And it's used regularly in secondary schools. The pupils have to do lateral flow testing regularly in order to go to school. Let's talk about research next. So we have the National Institute for Health Research in the UK, which is like the NIH in the US, I think. And this funds research, publicly funded research. So in the pandemic, we started up an urgent public health panel. So I sat on the urgent public health panel. And that panel was used, we met twice a week and we triaged study protocols. So all of the studies that were put forward to be delivered in the UK were considered by the Urgent Public Health Panel, and we decided which ones were the highest priority for delivery. Didn't mean if studies that weren't prioritized could be delivered, but probably not on the big national scale multi-center studies with lots of resource allocation. So other research could still happen, but this helps us to identify the studies that we really wanted to support to make happen very quickly. And one of those studies was the recovery trial. So this is another good thing that the UK did. We set up the recovery trial from Oxford. And this is a platform trial to look at multiple different treatments within one trial protocol. So you have one trial protocol and patients are randomized to one arm. And it could be that they're getting standard care, or it could be that they're getting dexamethasone, for example, or it could be that they get tocilizumab. And it changes. When you finish one evaluation and find out if the treatment is successful or not successful, then you move on and you evaluate other treatments. It's been a really successful concept, a platform trial to look at several things in one protocol. So over 43,000 patients have been recruited to this trial. It's a bit like Solidarity, the WHO trial, but I believe this was at least the biggest COVID treatment trial in the world. There were 180 hospital sites across England, Wales, Scotland, and Northern Ireland, it's been this study has shown that dexamethasone is effective, tocilizumab is effective, that Regeneron is effective. This is the monoclonal antibody cocktail. So this was only for patients who are seronegative, and dexamethasone is for patients who are on oxygen, and there were some caveats for tocilizumab too around their inflammatory response. But this was big news. 3 treatments proven to be effective in COVID-19 to reduce mortality. And it also showed that these treatments were not effective. Quite a few of them, hydroxychloroquine in there,
lopinavir, ritonavir, not found to be effective. And there were 3 further trials, treatments being evaluated in that trial protocol now. We also looked at diagnostics. So I co-led the Condor program, the COVID-19 National Diagnostic Research and Evaluation Platform. So this is the way that we looked at multiple tests in one trial protocol. So like recovery, but for diagnostic tests, we wrote one study protocol. It was an observational study. We run the new test and the PCR test side by side, and we compare the accuracy. But in Condor, there were 4 things. We didn't just do the clinical studies to look at the accuracy of the test, which is in context clinical validation. We also looked at care pathways. So how does the test actually change what we do with the patient? And we set target product profiles. What is it about the test that we need to be achieving? What are the minimum standards that a test has to achieve in order for us to use it in the UK? We also got the lab scientists looking at the tests in the lab to do analytical validation. And it's no good having a really accurate test if nobody can use it. So there was a 4th work stream where we looked at human factors to see if the tests are actually usable. And we looked at tests in hospitals, care homes, and also in the community, in GP practices and in testing centres, which I'll tell you about in a minute. So in August last year, the government launched Operation Moonshot. Here's our Prime Minister, Boris Johnson. This is Chris Whitty, our Chief Medical Officer, and here's Patrick Vallance, who's the Chief Scientific Advisor to the government. And they had regular press conferences through the pandemic, but in August they announced Operation Moonshot to try and really upscale certain things, including testing. And we were part of that in the Condor program. So this Falcon study is the study that we ran in hospitals, but we were asked to evaluate lateral flow tests to see if they could be used for our pandemic response. So what we did in this study, we looked for the sensitivity of the tests. We wanted to get to see how they worked in COVID positive patients. So patients who tested positive in the community were identified. We then contacted them and obtained their consent. And if they consented, they came to the drive-through testing centres for swabs. And we took the lateral flow test swabs as well as the PCR. And here are our teams. These are 2 of the nurses running lateral flow tests. It's one of our doctors and his colleague in Oxford. It's a medical student in Birmingham. And here are one of the staff at the Manchester testing centre. Huge effort across 15 testing centres in the country, all running this study very, very quickly. And in just over a month, we recruited 800 patients. We evaluated all of these lateral flow tests, although the ones with a star next to them didn't get as far as being evaluated in the testing centres. They were just done in labs, and we did these 4. And this is what we found with regard to accuracy. So the orange bars show the sensitivity of the test. How many patients with COVID does it pick up? And the specificities in blue, how many patients who don't have COVID get a negative result. And all of these 4 tests had really high specificity, and the sensitivity wasn't perfect, around 75%. So it's higher when lab scientists run the test than when healthcare workers run the test, as you can see. So that's an important finding. But importantly, we found that the higher the viral load the patients have, the more likely it is that the test is positive. So here's the viral load on the x-axis and the proportion of patients who tested positive on the lateral flow test here on the y-axis. And you can see as your viral load increases, the sensitivity of the test increases dramatically. So that even when run by healthcare workers, we got a 92% sensitivity in patients with the highest viral loads. They had a CT value of less than 18. That's really important because those patients are the most infectious. So although lateral flow tests are missing some people, they're not the most infectious. The most infectious ones are generally being picked up by the lateral flow tests. I'll quickly talk about PPE because that was a hot issue during the pandemic. We have different levels of PPE. So we'll generally wear a surgical mask like this. When we're in the department, we see patients, we wear gloves and a waterproof apron. In the resus room, we would wear an FFP3 mask, a face protection, which is usually a visor rather than these goggles. We often don't have access to the hair protection, but we do usually have access to a full gown. It has been an issue though, and this is a picture that one of my colleagues took of me on a day when we had a bit of a PPE shortage. So we didn't have any gowns, and all we had is these sleeves. Sorry, Richard, we are a little bit over time. Can you? No problems, I'll wrap up now.
So there was so there was a bit of a PPE shortage. So this is, I think, the end, my last slide, if that's okay. I'll just wrap up for you. So the current situation is, right, life is returning to normal in the UK. The EDs are under huge strain, but it's now because of a surge of non-COVID cases, not so much the COVID, although it is still there. The vaccination schedule has worked really well, and we're rolling out boosters. There's no mask mandate, and we're allowed to mix again now, but there are a few travel restrictions. And as I say, this huge surge in demand for emergency departments with long waits, and that's partly contributed to because primary care have been doing a lot of virtual appointments and trying to get back to face-to-face. That will really help us when they do. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Richard. Great presentation. And I think we can take some question if we have one or two questions or comment. Not for only Richard, for all. For Paul, for Garcia. Yes, Dr. Bechet. Richard, can you stay with us? Thank you very much. Okay. We have very valuable and important speakers, chairmen here in this section. Thank you very much to all speakers for their very nice presentation and valuable voice. From the initial of this pandemic, the world is always talking and discussing about the complication and the prevention of this pandemic. It is really very important, should be discussed. I totally agree with it. But on the other side, we do not have just one correct way. Konularla birlikte devam ediyoruz. Gerçekten 2,5 yılın ağırlığı çıkıyor neredeyse. Konu üzerine konu, ders üzerine ders devam ediyoruz. Şimdi çok önemli bir konumuz var. Hep konular önemli. Acilde önemli olmayan konu yok. Ama siz de takdir ederseniz EKG konusunu şimdi irdeleyeceğiz. Ve EKG'de ayrıca yeni gelişmeler var, değil mi? Çok değerli bir konuşmacımız var. Kendisi kritik bakım konusunda da birlikte çalıştığımız, yıllardır beraber çalıştığımız, bu konuda çalışmaları olan çok değerli bir hocamız. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi'den geliyor. Doçent Doktor Yahya Kemal Günaydın. Buyur Yahya Hocam. Herkese merhabalar. Yoğun bir program içerisinde devam ediyoruz. Öğleden sonra bu saatte burada olan herkese teşekkür ediyorum. Sayın hocalarıma, katılımcılara tekrar teşekkür ediyorum. Ayrıca bizi bu toplantıda bir araya getiren, katkı sunan G firmasına da çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Burada bugün EKG ile ilgili güncel literatür dedik. Yani son 4-5 yıl içerisindeki bazı makaleleri tarayıp size güzel bir sunum hazırlamaya çalıştım. Özellikle EKG teknolojileriyle ilgili birkaç yeni şeyler var. Bunlardan bahsedeceğim. Bazı daha önce bildiğimiz konular tekrar yayınlanmış makaleler anlamında. Bunlardan bahsedeceğiz. Bazı yeni şeylerden bahsedeceğiz. Kısaca toparlamaya çalışacağız. Evet, sunum içerisinde EKG teknolojileri, akut koroner sendrom, bizim için önemli derivasyon olan AVL, AVR ile ilgili bahsedeceğiz bazı makalelerden. Aritmilerle ilgili, akut pulmoner emboli ile ilgili, toksikolojiyle ilgili ve son olarak da bahsetmezsek olmaz, COVID-19 ile ilgili makalelerden bahsedeceğiz. EKG teknolojileriyle ilgili dikkatimi çeken makalelerden en başında geleni sentezlenmiş EKG ile ilgili çalışmalar. Bunlardan bir tanesi American Journal of Emergency Medicine'da 2017'de yayınlanmış çalışmalardan bir tanesi. Ve sentezlenmiş EKG'den bahsediyor. Nedir sentezlenmiş EKG? Biz biliyorsunuz 12 derivasyonlu EKG çekiyoruz. Sentezlenmiş EKG sayesinde bu teknolojiyle 12 derivasyonlu EKG çektiğimizde bize 15 derivasyon ya da 18 derivasyon şeklinde posterior ve sağ tarafın, sağ ventrikül gösteren derivasyonları aynı anda vektör analizi yaparak verebiliyor. Bu açıdan oldukça avantajlı. Mesela örnek olarak burada bir inferior MI olgusunu görüyoruz. Bakın burada şuradan gösterelim. Ya da buradan şeyden mi gösterelim. V3R'da, V4R'da aynı anda bakın ST elevasyonlarını
görebiliyoruz. Yani bir direkt vektör analizi yaparak bize bunu sağlayabiliyor cihaz. Bu da başka bir posterior MI olgusu. Bakın burada da posterior derivasyonları aynı anda analiz edip bize gösterebiliyor ve bunu büyük oranda %90 üzerinde doğruluk payıyla analiz ediyor EKG cihazları. Bu çalışmada, Acem'le yayınlanan bu çalışmada %54,5 oranında ekstra bize tanı sağlamış, akut MI tanısı sağlamış bu çalışmada. Bu sentezlenmiş EKG sayesinde. Yine başka bir EKG cihazı ile ilgili yapılan çalışmalar var, GNMB cihazı. Burada da aynı şekilde sağ ventrikül derivasyonlarını otomatik olarak kendisi analiz edebiliyor. Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nde 1,2 milyon yılda akut MI vakası tespit ediyor ve bunların 54 bin tanesi sağ tutulumlu MI. Ve hem AHA kılavuzu hem ECC kılavuzu bu nedenle mutlaka ST elevasyonu MI uygularında V4R'ın yani sağ derivasyonu mutlaka görülmesini öneriyor. Yine bu EKG cihazında, Marco EKG cihazında bize bunu 15 derivasyonlu şekilde 12 derivasyon bağladığımızda otomatik olarak V4R'ı, V3R'ı gösterebiliyor. Evet, akut pulmoner emboli ile ilgili de bununla ilgili çalışmalar yapılmış. Akut pulmoner emboli vakalarında bu sağ derivasyonların bize sentezlenmiş EKG'de bir faydası var mı yok mu? Bununla ilgili önemli bir çalışma yapılmış. Bu çalışmada bakın gördüğünüz gibi özellikle V3R'daki T negatifliğinin normal akut pulmoner emboli vakalarındaki V1 ve D3'te görülen T negatifliğine göre çok daha anlamlı olduğu vurgulanmış. Yani bir sentezlenmiş EKG çekimiyle V3R'daki T negatifliğini, derinleşmiş bir T negatifliğini gördüğümüzde bunun diğer akut pulmoner embolinin normal EKG görüntülerindeki özellikle V1 ve D3'teki T negatifliğinin oranla çok daha tanısal ve prognostik anlamda değerli olduğunu söylüyorum. Evet, yine teknolojilerden devam edersek biliyorsunuz artık günümüzde akıllı saatler, akıllı telefonlar bizim için oldukça önemli hale geldi. Ve artık bunu da sağlık alanında da kullanılmaya başlandı. 2021'de çıkmış bir sirkülasyon dergisine çıkmış bir çalışma. Bu çalışmada smartwatchlar yani akıllı saatlerle EKG ritim analizinden bahsediyor. Özellikle sahada, periferde 112'lerin çok işine yarayacağını düşündüğümüz, tabii geliştirilmesi gereken şeyler şu anda bununla ilgili ciddi çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmada 256 tane hasta analiz edilmiş. Bu hastalarda 35 hastada EKG anormali atlamış. Atladıkları hastalar 17 hastada patolojik Q, 13 hastada STT değişikliğini atlıyor. Tek derivasyon olması tabii dezavantaj. Çünkü direkt bilekten nabzı kontrol ederek ölçüm yapıyor. Ancak AF ve atrial taşikardiyi saptama oranı %71. AV blok ve sinüs bradikardisini %81 oranında tespit edebiliyor. VT'yi ventriküler taşikardi %100 oranında tespit etmiş. Geliştirilmesi gereken bir teknoloji ama bize bir umut ışığı olabilir. Özellikle periferden hastaların erken tanınıp acil servise bildirilmesi anlamında. Yine Çin'den yapılan bir çalışma var. Bu da cep telefonları üzerinde bir aplikasyon uygulaması yapmışlar. Ve bu uygulama üzerinde iki parmağınızı telefona değdirmenizi istiyorlar. İkinci ve üçüncü parmağınızı. Ve ardından bir ritim analizi yapıyor. Ve bunu da cihaza, telefona aktarıyor. Toplam 2263 tane hastayı çalışmışlar bununla ilgili. Ve özellikle dikkatinizi çekmek istediğim atrial fibrilasyon. Atrial fibrilasyonun tespit etme oranı oldukça yüksek ve bunun spesifitesi ve sensitivitesi de %90'lar civarında. Genel aritmi için %70, %80'ler civarında. Geliştirildiği takdirde çok daha iyi sonuçlar elde edeceğini düşünüyorum açıkçası. Evet, EKG'lerin artık kapsamlı analiz etme programları var. Artık bunlar üretilmeye başlandı. Bunlardan biri de MÜZ programı ve EKG analiz sistemleri. Bunlar da oldukça faydalı görünüyor. Bakın burada bir EKG'nin parazitli olduğunu görüyoruz ve burada aslında pace ritmi olan bir hastada pace'ler görünmüyor ama bu EKG temizlenip analiz edildiğinde ve tekrar bize dijital EKG anlamında çıktı olarak verildiğinde gördüğünüz gibi pace dalgaları gayet burada net bir şekilde görülebiliyor. Aynı EKG cihazlarıyla ve analiz sistemleriyle istediğiniz her şeyin analizini çıkarabiliyorsunuz. QT mesafesinden PR analizine kadar hepsi ayrıntılı bir şekilde önümüze çıkabiliyor. Bazı hatalı derivasyon göstergelerini değiştirebiliyor. T negatifliği normalde olmadığı halde oldu görünüyorsa bunu dijital EKG vasıtasıyla ve analiz sayesinde düzeltmiş olarak görebiliyoruz. İsterseniz bunu bilgisayarınızda kendi otomasyon sistemine entegre ederek EKG'yi aynı dijital röntgenlerde, görüntülemelerde olduğu gibi karşınızda koyabiliyorsunuz bilgisayarınızda ve üzerinde istediğiniz çizimleri yaparak istediğiniz analizi yapmanıza imkan sağlıyor bu yöntem. Ayrıca bunları ilerleyen yıllarda ya da retrospektif amaçlı
çalışmalar için kullanabiliyorsunuz. Çok rahat bir şekilde birçok datayı, mesela QT uzunluğu işte 200 milisaniye olan hastaları çıkar dediğinizde size çok net bir şekilde bunların geçmiş yönelik olarak analizini yapıp çıkarabiliyor. Dediğim gibi üzerinde her türlü oynamayı, üzerinde çizimleri yapabiliyorsunuz. Çalışmalar için size çok değer katan bir sistem. Aynı şekilde bu sistemle hastane öncesi 112'lerle, ambulans sistemleriyle hastanelerin otomasyon sistemlerini entegre ederek hastane öncesinde hastanın ambulansa çekilen EKG'sini direkt hastanenin acilinde bulunan doktora yönlendirebiliyorsunuz. Analiz de yapıyor. Aynı şekilde EKG'yi sizin görmenizi de sağlıyor. Ve bu şekilde mesela örnek olarak yapılan bir çalışmada kardiyolojik informasyon sistemi kullanılarak MÜZ'ün kapı balon zamanı 90'dan 60 dakikaya düşürülmüş koroner anjiyografi gereken hastalarda, MI hastalarında. Yani daha önceden laboratuvar hazırlığını yapabiliyor, acil bununla ilgili alarma geçebiliyor bu sistem sayesinde. Evet, diğer bir konu başlığımız akut koroner sendromlar. Akut koroner sendromlarla ilgili de çeşitli çalışmalar var. Bunlar bir tanesi sizin bildiğiniz aslında hepimizin çok fazla aşina olduğu çalışmalardan ST-MI ekvivalanları. Bunlar biliyorsunuz PTCA gereken hastaların %15-20'sini oluşturuyor ve atipik prezentasyonla acil servise gelebiliyor. Bunları tanımamız yine yapılan yeni çalışmalarda vurgulanmış. American Journal of Cardiology'de 2019'da çıkan bir çalışma var bununla ilgili. Özellikle bu ekvivalanlarla ilgili bahsetmiş. Bakın burada gördüğünüz anterior derivasyonlarda tipik bir bifazik T dalgaları, tipik bir görüntü bize oluşturuyor ve bunun sonrasındaki takibinde hastada akut ST ve MI'yi görebiliyoruz. Baştaki EKG'ye dönersek bunun Wellen sendromu olduğunu vurguluyorlar. Bir diğer yine bizim için atipik prezentasyonla gelebilecek Deventer T dalgaları. Değil mi? Bunlar da bizim için akut MI için spesifik görüntüler olarak kabul etmemiz gereken dalgalar. Bir diğeri T, hiperakut T dalgaları. Akut dönemde hastada, değil mi? Hiperakut MI için oldukça anlamlı. Bu hastadaki örnekte olduğu gibi LAD arterinin birinci septal dalında bir obstrüksiyonla hasta geliyor ama hiperakut T dalgaları var. Daha sonrasında ST elevasyonu gelişiyor. Bunlar açıdan da dikkatli olmamız gerektiği vurgulanıyor. Bir diğeri sol dal bloğu. Değil mi? Çok fazla karşımıza geliyor. Geniş QRS'li EKG görüntüleri. Bunlar yeni bir akut MI habercisi mi, değil mi? Bunu nasıl analiz edeceğiz? Bununla ilgili hepimizin bildiği gibi Scorboza kriterleri var. Scorboza kriterlerini hastaya uyguladığımızda akut MI açısından anlamlı olup olmadığına karar veriyoruz. Son dönemlerde buna yeni bir şey daha eklendi, değil mi? Modifiye Scorboza diye ifade ediyoruz. ST-S oranının izoelektrik hattının üzerindeki ST mesafesi ile altındaki S mesafesini birbirine oranladığımızda 0,25'in üzerinde olması Scorboza ile beraber çok daha anlam ifade ediyor bizim için. Evet, yine International Journal of Cardiology'de 2017'de çıkan bir review var. Coynis sendromları ile ilgili. Biliyorsunuz acil servisimizde çok fazla alerji vakaları ya da anafilaksi vakaları geliyor ve bunlarda Coynis sendromu olabileceği akılda tutulması vurgulanıyor. Coynis sendromu aslında tip 2 MI tablosu oluşturuyor ama burada önemli olan hastaların neyle başvurduğu bize daha çok. MI tablosu yarattığında hastaların %76'sı ST elevasyonuyla geliyor. Daha az miktarda %17 nokta oranında da ST depresyonuyla karşımıza çıkabiliyor. Yani büyük oranda ST elevasyonuyla karşımıza geleceğini aklınızda tutmanız açısından söylüyorum. Bu bir Coynis sendromuna sekonder gelişen akut MI vakasının örneği. Peki acil serviste reperfüzyon endikasyonu, acil reperfüzyon indikasyonları EKG bulguları üzerinde nelerden bahsedebiliriz? Bununla ilgili bir çalışma var. Klinik Kardiyoloji Dergisi 2018'de yayınlanan. Özellikle PACE'li hastalarda inferior posterior ST elevasyonu MI'ların atlanabileceği, buna dikkat edilmesi gerektiği vurgulanmış. Burada bir inferior ve posterior'da MI tablosu olan bir hastayı görüyoruz. Yine hepimizin aşina olduğu bir şey aslında, kardiyologların da sevdiği AVR elevasyonu, sol ana koroner arter oklüzyonunu gösteren beraberindeki ST depresyonuyla beraber AVR elevasyonu olması bizim için uyarıcı bir EKG görüntüsü olmalı. Burada değişik bir varyasyon var, atipik prezentasyon var. Non-anatomik ST segment elevasyonundan bahsediyor. D1 arter oklüzyonu çok atipik bir şekilde gelebilir deniyor. Burada çok aşina olmadığımız bir birliktelik söz konusu. AVL ile V2'nin aynı anda ST elevasyon tablosu olduğunda görülüyor. Bu gözden kaçabilir. Buna dikkat edilmesi gerektiği D1 arter oklüzyonunun üzerinde vurgu yapılmış.
Yine çeşitli çalışmalar var. Özellikle EKG'nin de atlayabileceğimiz, hata yapabileceğimiz bazı görüntülerle ilgili bizi uyaran. Bunlardan bir tanesi inferior MI ile ilgili. Inferior MI'daki ilk A tabelasında görünen T sivriliyle beraber AVL'deki T negatifliği olması bizim için inferior MI açısından uyarıcı olması gerekiyor. C'de gördüğümüz şey zaten tipik bir 1 milimetrelik ST elevasyonu görüyoruz inferior derivasyonlarında. Bunun da gözden kaçabileceği vurgulanmış. Terminal QRS distorsiyondan bahsediyor. Yeni bir şey bu. QRS dalgasının sonundaki çentikleşmeden bahsediyoruz. Burada göstereyim. Özellikle şu bölgedeki çentikleşme oldukça anlamlı olduğu ifade ediliyor. Bu özellikle anterior MI hastalarında LAD oklüzyonunu göstermesi açısından %100 spesifik. Sensitivitesi düşük yalnız %20 civarında. Terminal QRS distorsiyonu yeni bir olarak bahsediliyor. AVR ve AVL'de neler var? Bununla ilgili baktığımızda Journal of Electrokardiyoloji dergisinde 2020'de çıkan bir çalışma var. Ekstrasistollerle ilgili sol ventrikül bazisinden, sol ventrikül tabanından kaynaklanan bir ekstrasistol, ektopik atımla ilgili AVL-AVR derivasyonları bize yeni tanı için yeni bir kriter sunabilir deniyor. Bununla ilgili bu kriterin spesifitesinin %91 ve sensitivitesinin %91, spesifitesinin %84 olduğu ile ilgili vurgu yapılmış. Toplam 41 hasta, çok fazla vaka sayısı yok aslında. 41 hasta incelenmiş. Bunların 11 tanesi zaten epikardiyal kökenli olduğu için dışlanmış. Ayna görüntüsü çok önemli olduğu söyleniyor. Yani bu AVL ve AVR'nin birbirine ters orantılı görünüşü, ayna görüntüsü olması ekstrasistol atımı için sol ventrikül bazısından kaynaklı oldukça spesifik olduğu söylenmiş. Journal of Electrokardiyoloji'de 2019'da çıkan yine bir çalışma var. AVR işaretinin anlamıyla ilgili bir review yayınlanmış. Biliyorsunuz AVR tipik prezentasyonu bizim için ST elevasyonu şeklinde görülmesi ve bununla yaygın ST depresyonu olması sol ana koroner arter oklüzyonu için oldukça anlamlı bizim için. Yalnız bazen böyle olmuyor. Yani AVR her zaman akut MI belirtici olmayabiliyor. Bu hasta örneğinde olduğu gibi hasta aort diseksiyonu ama AVR elevasyonu ve yaygın ST depresyonu tablosuyla gelebiliyor hasta. Bu açıdan buna vurgu yapılmış. Yani AVR'nin her zaman ST elevasyonu olması tamam akut MI için bir öngördürücü bir belirteç bizim için. Sol ana koroner arterde obstrüksiyon açısından da belirteç önemli bizim için. Ama her zaman ST elevasyonu MI eşdeğeri olmayabilir. Bu açıdan dikkat etmek gerektiği vurgulanıyor. Hastada mutlaka bir diseksiyonun, masif pulmoner embolinin, hemorajik şokun, miyokarditin, şiddetli bir sol ventrikül hipertrofisinin dışlanması gerektiği vurgulanmış. Bir olgumuz var. 72 yaşında erkek 5 saattir devam eden bir suprasedernal yerleşimli göğüs ağrısıyla acil servise başvuruyor. Daha önceden bir bypass öyküsü var ve EKG'si bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok bariz bir akut koroner sendrom bulgumuz yok hastada. Ve hasta troponin değeri de normal ve hasta USAP kabul edilip laboratuvara alınıyor ve işlem uygulanıyor. Ardından koroner yoğun bakıma yatırılıyor ve takip ediliyor. Takibi sırasında hastada D1 ve AVL'ye dikkatinizi çekmek istiyorum. Özellikle AVL'de bir ST elevasyonu yükselmeye başlıyor. Hastanın ikinci troponin değeri de 8.6'ya yükseliyor. EKO'da yeni bir duvar hareket bozukluğu olduğu görülüyor. İlk başta gözden kaçan bir yüksek lateral MI hastası olduğu vurgulanmış. Aritmilerle ilgili nelerden bahsedebiliriz? Aritmilerle ilgili bir olgu sunumuyla başlamak istiyorum. 47 yaşında bir erkek hasta. Koşu sırasında çarpıntı şikayetiyle acile başvuruyor. Çok sık gelen hasta gruplarımızdan bir tanesi acile. Nabız 174 dakikada ventriküler taşikardi prezentasyonuyla geliyor. Hipotansif. Hastaya kardiyoversiyon uygulanıyor ve kardiyoversiyon sonrası EKG'si bu şekilde. Bakın gördüğünüz gibi özellikle V1'e dikkat çekmek istiyorum. Epsilon dalgaları, değil mi? Epsilon dalgalarından bahsediyorlar. Epsilon dalgalarının önemli bir aritmiyojenik köken taşıdığı, gözden kaçmaması gerekli özellikle V1 ve V2 derivasyonunda buna vurgu yapılmış. Aritmiyojenik kardiyomiyopati, epsilon dalgası görüyorsak bunu mutlaka düşünmemiz lazım. Sağ ventrikül kaynaklı bir dilatasyon, global sistolik disfonksiyon olabilir. Genç spor yapan erkekler genelde bu tabloyla geliyorlar ve VT ve VF'ye bağlı ani ölüm görülebiliyor. Tedavisi IC'di. Sirkülasyon dergisinde çıkan bir çalışma 2020 yılında ilaçlarla ilgili ilaçların sebep olduğu aritmilerden bahsediyor. Bununla ilgili özellikle dikkatinizi çekmek istediğim kendisi bir antiaritmik olan flekainit. Flekaitin
hem atrioventriküler nodda hem de his percussion liflerinde hem sinoatrial nodda inhibisyona yol açtığı ve buna bağlı aritmilere yol açabileceği vurgulanmış. Özellikle VT'ye sebep olabileceği ile ilgili vurgu yapılıyor. Brugada fenomeni ile karşımıza çıkabileceği söyleniyor. Lambda benzeri ST elevasyonu yine son zamanlarda gündemde olan bir ST elevasyonu, özellikle akut MI olgularında. Neden? Akut MI olgularında bu şekilde bir ST elevasyonu, lambda şeklinde bir ST elevasyonu görüyorsak bu hastalarda ciddi bir VT-VF riski olduğunu konusunda kuşku duymamız gerektiği vurgulanıyor. Aritmojenik bir MI tablosu olduğu ilgili bahsediliyor. Pulmoner emboli ile ilgili bir takım çalışmalar var. Özellikle dikkatimi çekenlerden, önemlilerden bir tanesi bu. Yeni bir pulmoner emboli için öngördürücü bir kılavuz, bir Wells skorlaması gibi, Genova skorlaması gibi yeni bir sınıflamadan, yeni bir skorlamadan bahsediliyor. Novel EKG diye bahsedilmiş. Pulmoner embolinin birçok EKG bulguları bu skorlamada kaydedilmiş ve üzerinden puanlama yapılmış. İşte S1Q3, T3 var mı yok mu, V1'de başka bir lezyon var mı, buna göre puanlama yapılıyor. Primer ST segment elevasyonu, inferior derivasyonlarında var mı ya da AVR elevasyonu var mı, bunlara bakılıyor. Buna göre puan veriliyor. QR kompleksi V1'de var mı ya da RS oranı 1'in üzerinde mi gibi, işte terminal R dalgası, terminal S dalgası, AVLD gibi şeylere puan verilerek belli bir skorlama yapılıyor ve bu skorlama üzerinden eğer Nevel EKG skoru 4'ün üzerinde ise akut pulmoner emboli tanısı koyduruyor. 4'ün altındaysa akut pulmoner emboliyi dışlıyor. Oldukça spesifik ve sensitivitesi yüksek bir değer. Bakın negatif prediktif değeri Nevel EKG değerinin %98. Sensitivitesi %98. Dedimer'e baktığımızda, Dedimer'e göre mesela negatiflik prediktif değeri Dedimer'e oldukça yakın. %100, %98. Yani bunu da oldukça kullanışlı, kullanılabilecek bir yöntem olduğu vurgulanıyor. Akut pulmoner emboli vakalarında, özellikle yaşlı hastalarda EKG'nin prognostik değeri üzerinde American Journal of Emergency Medicine'de AJEM'de çıkan bir çalışma var. Bu çalışmada özellikle S1, Q3, T3, işte Q1, V1'de Q1, Q dalgası, T dalga değişiklikleri gibi normal pulmoner embolideki gördüğümüz değişikliklerin hastanın prognozu üzerinde etkisi var mı ilgili bir çalışma. Bakın burada hastane içi özellikle mortalite, 90 günlük mortalitede, pulmoner embolinin şiddetini gösteren trombolitik ihtiyacı gibi değerlerde anlamlı bulunmuş bu EKG değişiklikleri. Yine yeni bir orandan bahsediyor. Ülkemizden çıkan bir çalışma. AJEM'de çıkmış bir çalışma 2019'da. RS zamanı. RS zamanının akut pulmoner embolinin tanısında önemli olabileceği vurgulanmış bu çalışmada. R'ın başından S dalgasının sonuna kadar olan bölgeyi ölçüyoruz. Bu ölçüm akut pulmoner emboli tanısında anlamlı mı, buna bakmışlar. Ve gerçekten akut pulmoner emboli vakalarında anlamlı bir şekilde 65 milisaniyenin üzerinde çıkan bir değerler anlamlı olduğu kabul ediliyor. Aynı çalışmanın devamında bu sefer mortalite açısından önemli mi diye bakmışlar. Ve mortalite açısından da oldukça anlamlı çıkıyor. RS oranının ölçümü, özellikle de 65 ya da 64,8 milisaniyenin üzerindeki değerler RS açısından pulmoner emboli vakalarında hem mortalite hem tanı anlamında önemli. Orta ya da yüksek dereceli pulmoner emboli hastalarının elektrokardiyografik değişiklikleri üzerine yapılan bir çalışma var. Bu şunu vurguluyor. D1 ve AVL'deki derin S dalgalarını, özellikle AVL'deki derin S dalgaları vurguluyorlar. Tedavi sonrasında çözülmesi hasta tedavi başarısında ve mortalitesinde oldukça etkili olduğu vurgulanmış. S dalgasının AVL'deki çözünürlüğü, daha sonra kaybolması bizim için tedavi başarısındaki anlamlı ifade ediliyor. Toksikoloji ile ilgili bir takım case reportlar var. Zaten toksikolojide çalışma yapmak oldukça zor. AJEM'de yine 2017'de çıkan bu porsuk çayı bitkilerine bağlı zehirlenme vakası var, sunulmuş. Bu zehirlenmenin çok ciddi RS tablosuyla ya da VF-VT tablosuyla acil serviste gelebileceği, bunun ECMO ve digoksin bağlayıcı antikorlar, yani dişi-FAP tedavisiyle düzelebileceği vurgulanıyor. İlk EKG'si RS ritmine gelen hasta, daha doğrusu döndükten sonra ECMO ve dişi-FAP tedavisiyle normale dönen bir EKG'si gösterilmiş. Loperamid toksitesi ile ilgili bir çalışma var. Loperamid antidiyarek bir ilaç, antidiyare için kullanılan, özellikle yurt dışında çok fazla kullanılan bir ilaç. Ama ciddi aritmojenik etkileri olduğu vurgulanmış. 36 tane vaka sunulmuş. Hastaları VT, VF'ye sokabileceği, önce uzun QT
oluşturup ardından VT'ye giden bir tabloda yol açabileceği vurgulanıyor. Lopiramid'in 36 tane vaka sunulmuş bununla ilgili. Opiyatların ciddi kardiyak aritmi etkileri var biliyorsunuz. Bununla ilgili yine vurgulayan çalışmalar var. Özellikle metadonun daha yüksek riskli aritmojenik etkisi olabileceği vurgulanmış bu çalışmada. Ne yapıyorlar? Daha çok aynı şekilde QT'yi uzatıp VT'ye hastayı götürebiliyorlar. Bu açıdan opiyat kullanırken dikkat etmemiz gerekiyor. Kokain overdozu hepimiz biliyoruz. Akut MI tablosunu taklit edebiliyor. Akut MI tablosuyla karşımıza çıkabiliyor. Kokain olan hastalarda da bu açıdan dikkat etmemiz gerekiyor. Covid-19 bahsetmesek olmaz. Covid-19 ile ilgili çok çalışma yapılıyor. Bir kısmı da şimdi son zamanlarda EKG ile ilgili çok fazla çalışma yapılmış durumda. ACEM'de yayınlanan yine 2021'de bir çalışma Covid-19 hastalarının EKG görünümlerini analiz etmiş. Yine başka bir çalışma 2020'de EKG'lerin analizini yapmış ve yine bize sunmuş. Özellikle vurgulamak istediğim burada en çok atrial fibrilasyon tablosuyla Covid-19 hastalarının karşımıza çıktığı aritmojenik anlamda kardiyak areste varan vakalar da tabii ki oluyor. Ama en fazla oranda AF vakalarını görüyoruz. Bradikardi anlamında da şiddetli sinüs bradikardisi ya da blok tablosuyla karşımıza geldiği COVID-19 hastalarının vurgulanmış. Peki EKG değişikliği olması COVID-19 hastalarının mortalite üzerinde bir etki yaratıyor mu? Buna bakılmış. Özellikle burada vurgulamak istediğim atrial fibrilasyonun oldukça anlamlı bir şekilde mortaliteye etki ettiği, ST elevasyonu zaten ST depresyonu da mortalite üzerinde etkili olduğu görünüyor. Teşekkür ediyorum katılımınız için, beni dinlediğiniz için. Katkısı ve sorusu olan varsa alabilirim. Çok teşekkürler. Ya, girişte öyle bir konuştuk ki ben herhalde daha uzun bir anlatım bekliyordum. Çok memnun oldum. Gerçekten kısa anlatımlar da çok bizi mutlu ediyor. Çünkü zaman yönetimini biraz dengelemiş oluyoruz. Ama konu çok önemliydi. Bu yüzden de tartışmaya aslında vakit olan bir konu. Ama şunu söyleyeyim. Bakın bizim kendi özellikle eğitim araştırma hastanelerinde EKG ciddi bir sorun. Neden? Çünkü hastanın kayıtları arandığında hiçbir zaman eski EKG'si bulunmaz. Biz bunu anlatırken bu dersi hep şunu da anlatmaya çalıştık. Ya bu dijital EKG korunması, yorumlanması, yenilikler, bunların katkısı, literatürde durum nedir? Bunlardan da biraz konuşmak lazım. Mesela Kemal Hocam sen durduğun hastanede bir hastanın EKG'sine mesela 2-3 yıl önceki EKG'sine yeşil alandan gelmiş bir hastaya ulaşabiliyor musunuz? Ne yazık ki. Ya biz şimdi bu sene yeni kurduğumuz bir EKG sistemiyle otomasyon sistemimize entegre EKG şu anda kullanabiliyoruz. Hani dijital röntgen gibi önümüze geliyor ve bunlar şu anda kayıt altında tutuluyor ama son birkaç aydır olan bir gelişme bu. Daha önceki EKG dosyası yoksa, yatmadıysa herhangi bir yere bulmamız imkansız. Bu da çok önemli. En azından geçmişsiniz. Bütün ülkede bu EKG değişikliklerin yapılmasına zaruri ihtiyaç var. Çünkü hastanın mesela bazen 6 saat arayla EKG çekiyoruz. Bazen 3 saat. Ama 2 gün önceki EKG'sini, 5 gün önceki veya sisteme daha önce geldi. İşte diyorlar sol dal bloğu akut mu? Yani eski EKG'yi görürsen belki anlarsın gibi. EKG nerede? Bulabilirsen bul. Vizitin başından sonra EKG kaybolabiliyor. Yani dönüyorsun EKG gitmiş. Öyle bir durum söz konusu. EKG bizim için kalbin bir dili. Bu dili bilmemiz lazım. Biliyorsunuz EKG ile ilgili çok çalışma yaptık. Online toplantılar yaptık. Zoom üzerinden yaptık. EKG'deki formülleri anlattık. EKG sürekli gelişiyor. Bakıyorsun şöyle 10 tane parametre diyorsun ama ondan sonra o kadar işte Kemal Hoca da paylaştı. Yeni yeni şeyler bulunuyor. Mehmet Okumuş burada değil mi? Bizim EKG, ATOK, o katkılar burada. Güzeldi sabahleyin. Mehmet Hocam burada mı? Burada hocam. Burada. Yani orada o oranlar mesela sabah yaptığı katkılar çok önemli değil mi? AVL ve R oranları bize posterior MI'yi getiriyor. Eskiden sadece işte EKG'nin bir 6 parametresine bakardık, var veya yok derdik. Ama şimdi parametreler arasındaki oranlar çok ciddi hesaplamalar getirdi. EKG yeni bir dil kazandı. Dolayısıyla biz de bu konuda eğitimlerimize devam edeceğiz. Bu çok önemli bir konu. Tabii burada herhalde dijitalde durumu da anlatan bazı slaytlar vardı ama özel medikal ve şeyin sponsorluğunda yapıyoruz bu destekleriyle yapıyoruz bu uydu sempozyumu. Herhalde onların standı var değil mi dışarıda?
Gezme şansım olmadı. Evet, standları var. Standta bu EKG, dijital EKG ve yorumlamalarla ilgili uygulamalar var. Şey burada mı? Taha burada mı? Hatta sizin standta bu uygulamalar yapabiliyorlar değil mi arkadaşlar? Tamam. Özellikle bu bize gösterdiğiniz bu EKG hani EKG analizleri. Workshop tarzında öyle bir şeyler yapacaktık Kemal hocamla değil mi? Bir başında gösterecektiniz veya fırsat olursa en azından stand alanında bunu göstermeye çalışalım. Olabilir. Çok iyi olur yani gerçekten bu yeni modern aletlerin entegrasyonu, ondan sonra yorumları, bize neler katabilirler bunları da yerinde görün. Bu arada EKG ve bu çalışmalarla ilgili soru katkı varsa hemen bir iki tane alabiliriz arkadaşlar. Göremiyorum. Pardon. Adnan buyur. Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden değil mi? Evet Adnan Bey. Ses gelmiyor. Evet geldi. Şimdi geliyor herhalde. Hı hı. Ağzınıza sağlık. Çok güzel bir sunumdu. Teşekkür ediyorum. EKG hani zevkle takip ettiğimiz bir konu. Şimdi dijital EKG'de biz Celal Bayar'da geçtik ama şöyle sıkıntı yaşadık. Sadece onu söyleyeyim. Yani hocam kağıdı tutup bakmak istiyorsun EKG'ye. Bu hani dili oldu dediniz artık EKG'nin. Ama bizim dilimiz hala elimizdeki kağıtla bakmak istiyoruz gerçekten. Kardiyolojide ciddi sıkıntı yaşadık. Kendi asistanımız, kendi hocalar, kendim de yaşadım yani. Hocam ekranda var, sen bir daha çek, ben kağıttan bakayım diyorum. Ya bu konuda çok zorlandık dijital EKG konusunda. Hatta eski sisteme biraz daha meylimiz arttı gibi tekrar. Çünkü elektrokardiyografi, grafi, kağıt, yazım, elle tutmak istiyorsun yani. Gerçekten bu ciddi bir sıkıntı oldu. Bilmem diğer yaşayan arkadaşlar nasıl oldu? Aynı anda hem yazdırabiliyorsunuz. Onda bir sıkıntı yok. Evet hem dijital EKG olarak hem de yazdırma ekrandan çıkarabiliyorsunuz. Zaten. Evet dijital ekrandan ve kağıda da basımını aldığımız için daha fayda görmeye başladık ama bir şekilde biraz bir kısım arşivde kalmaya başladı. Ya bu zorluğu yaşadık ama bu tarz ikili bir çekim olursa en azından aşılıncaya kadar iyi bir yol çizilmiş olacak. Benim sadece küçük bir sorum olacak da sentezlenmiş EKG dedik. Şimdi normal EKG'yi bağladığımız zaman yani diğer 15 litli EKG'yi bağlamıyoruz mu? Hayır. Sadece 12 derivasyonu bağlıyorsunuz. 15 ya da 18'i kendi cihaz analiz edip size veriyor. Yani bu kullandığımız EKG'lerin aynı cihaz değil mi? Farklı bir cihaz. Aynı cihaz değil. Bu özelliğin olması lazım. Bu özellik. 12 derivasyonu bağlıyorsunuz ama bize vektör analizi yapıp kendisi cihazın 18 derivasyon ya da 15 derivasyon şeklinde veriyor. Cihazın böyle bir özelliği yoksa yapamazsınız. Yani bu cihaza ait bir özellik değil mi? Tabii ki. Tamam, teşekkür ediyorum. Çok önemli bir noktayı yakalamışsın Adnan, tebrik ederim. Yani biz 15-18 konusunu vurgulamakta fayda var. Çünkü o önemli bir şey. Bu kağıtla şey arasında biz de mesela kitap okuyalım mı? Mesela asistanlar falan genelde bilgisayardan okuyorlar. Ben illa ki sayfaları çevireceğim. Ama bu psikolojik bir şey herhalde aşılıyor. Bazen de onu yapıyoruz. Yani dünya değişiyor. Ama yine de kağıt seçeneğini sunmasında fayda var. Evet Ayhan. Ayhan hocam buyurun. Aydın'dan, Adnan Menderes Üniversitesi'nden. Hocam şimdi bakanlık buzda hastanelere şimdi Yahya geçtim diyor. Biz de ihalesini yaptık bir hafta önce. Ben de ihale komisyonundayım. Oradan biliyorum. Almak istiyoruz. Şimdi bakanlık hastanelerinde bu kalite güvenlik sistemleri şeylerde HIMS 6, HIMS 7 sistemleri var. Yani kağıtsız hastaneye geçiş. Tabii burada bir hem kağıt tasarrufu açısından hem de dijital işte sizin söylediğiniz gibi ulaşamadığımız şeyleri EKG çok önemli. Daha önceki EKG'leri de görmek açısından. Biz de kendi acilimizde, üniversiteler daha bunu kendi talepleriyle yeni yapmaya başladılar. Biz de böyle bir kendi acilimizde kağıtsız acile geçme hayalimiz vardı. Tabii burada en çok engellenen şeylerden bir tanesi EKG, bir tanesi de konsültasyon notlarıydı. Şimdi onlara çözüm bulmaya çalışıyoruz. Adnan'ın dediği olay tabii bizim şey ama onu biz röntgende de yaşamıştık. İlk çıktığı zaman röntgenlere, tomografilerde bakarken böyle zorlanıyorduk. Elimize almak istiyorduk ama sonra alışıyoruz. Getiriyor, büyüdük, daha avantajlı olduğunu gördük. Zamanla alışırız diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey var. Mesela şimdi kağıt ısrafının çok önüne geçiyor bu dijital makineler. Çünkü monitörde görüyorsunuz. Parazitsiz halini gördüğünüz zaman isterseniz çıktı alıyorsunuz, isterseniz çıktı almayabilirsiniz yani şeyini. Ama daha önce nasıldı? Basıyorsun kağıt çıkıyor, bakıyorum parazitli olmuş, bir daha çekelim olayı vardı. Onların da önüne geçmek açısından daha iyi olduğunu düşünüyorum ben. Yani bir an önce aslında herkesin alıp geçmesinde fayda var. Aslında, en azından saklamak için. Ya çok önemli bir proje. Hakikaten bir de bunları büyütüp küçültebiliyorsunuz değil mi? Böyle yani bir mesela orada biz zorlanıyoruz bazen kağıtlarda falan. Bu istediğin kadar büyüt.
büyütüp küçültmenin bize katacağı şeyler olacaktır. O zaman oranlar ve tezler, bakın asistanlarımız için tezler, çalışmalar bunda çok faydalı olacağını ben düşünüyorum. Özellikle bu şeyi sağladıktan sonra oranlamaları hesaplamakta çok daha rahat olacağız. Yani bu dijital devrimi yaşayacağız. Yani öyle görünüyor. Bizim de ben hep söylüyorum malpraktis vakaları geliyor bize. Çoğunda malpraktis vakalarında hemen belki doktoru en çok kurtaracak şey o andaki EKG çekilmiş mi? Hadi dosyada bulamazsan EKG'yi hadi gel bakalım malpraktis davasının içinden çık. Çünkü malpraktis davaların çoğunda akut koroner yatıyor. Ya başka ne yatacak işte? Aort diseksiyon, akut koroner, pulmoner emboli. Dolayısıyla doktora döndüğü zaman elimde bir şey olması lazım. Ya EKG normal diyebilmem lazım. O çok önemli bir konu. O yüzden bu konunun çok önemli olduğunu söyleyelim. Zamanında geldik. 10 dakikamız var. Arkadaşlar şimdi bir uydu daha yapacağız 10 dakika sonra. Kahvenizi alıp gelin. Sonra Vincent'in dahil olduğu ve Ukrayna'dan misafirlerimiz olduğu bir panel var. Şimdi biz zaten tam aramızda konuşamadık. Kendisi burada yokken söyleyeyim. Ben tekrar check ettim. 200.000 atıf almış birisi bu. 200.000 atıf almış bir şey. H indeksini de kontrol ettim. Güncelse tabii artmış da olabilir. 183 H indeksi. Yani 400 kitap bölümü olan biri ve dünyada acil tıpla kritik bakım üzerine birlikte çalışan, ben 2 kişiden biri benim biri o falan diyoruz ya. Mehmet Hoca'nın söylediği fıkra iki kişiden biri yani. Şimdi onun için lütfen Vincent'in dersinde de artık onu getirmek için ben 5 yıl uğraştım. 5 yıl davet ettim. Dersinde de burada olun artık yani. Lütfen bunu da sağlayalım. Arkadaşlar böyle bir insanla bir fotoğraf çekin, bir dersine katılın. Kendisi burada değil herhalde, değil mi? Şu anda bunları konuşuyoruz. Onun için özellikle rica ettiğimiz 17.45'te, bakın ben başka yerde oturum başkanıyım, orayı bırakıp geleceğim. Onun dersini dinleyeyim yani, o kadar şeyimiz olsun. Yani 200.000 atıf hepimiz için bir hayal gibi bir şey yani. Şimdi böyle bir adamla tanışmak, dersini dinlemek. Ondan sonra ben Sağlık Bakanlığı'nda bu kritik bakım konusunda da onunla birlikte yürüyeceğimizi umuyorum. Kendisi de söz verdi. Biz yeni bir yola gireceğiz. O yüzden burada olalım arkadaşlar. Son 2 şey, biliyorum çok yorulduk. Sonrası da var. Buradayız. Yapacak bir şey yok. Peki arkadaşlar, bir çay molası. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler Kemal. Tekrar teşekkürler. Ve bizim için çok önemli, çok güncel bir konu. Biliyorsunuz aslında burada şimdi Burak falan buralardan bilmiyorum. Togay, biliyorsunuz Fenerbahçe ile Galatasaray'la yaptığımız çalışmalar oldu. Ondan sonra spor hekimlerimiz var. Geçen Bakan Bey'le konuşmamdan açılışta bahsetmiştim. Acil tıbbın çok önemli bir yan dalı gibi spor hekimliği. İleride yurt dışında vesaire. Bu spor yaralanmalarında iyi bir şey diyelim, alan var. Ve bu konularla ilgili ülkemizde çok saygın bir yeri olan çok değerli bir bilim adamı Sayın Profesör Doktor İrfan Esenkaya hocamızı dinleyeceğiz. Hocam öncelikle camiamıza hoş geldiniz. Sizi misafir etmekten çok mutluyuz. Ortopediyle biz çok iç içe çalışıyoruz. Hele bu spor yaralanmaları falan da bizim özellikle belli alanların çok önemli bir parçası. Bunları sizden dinlemekten çok mutlu olacağız. Söz sizde. Bu arada Gensenta'ya da bu aktivasyon için teşekkür ediyorum. Evet. Teşekkür ederim. Sayın Başkan, kıymetli meslektaşlarım, öncelikle bu organizasyonda beni konuşmacı olarak davet eden Acil Tıp Uzmanları Derneği'ne ve Gensenta ilaç firmasına teşekkür ederim. İyi oturumlar diliyorum. Evet, konumuz akut spor yaralanmalarına yaklaşım. Biraz kendi spor yaralanmaları tecrübelerimi de anlatacağım. Bir zaman tüneli gibi değerlendirebilirsiniz. Evet, ilk olimpiyatlar milattan önce 776, yani bu spor yaralanmaları o zamandan beri söz konusu. Bakın, o zamanlarda böyle bir spor varmış. Üzerinize azgın bir boğa geliyor. Bunun boynuzlarından tutunuyorsunuz, üzerinde takla atıyorsunuz ve gövdesine düştükten sonra yine toprağa düşmeniz lazım. Burada bir spor yaralanması olur mu? Bakın, böyle bir şey tabii ki olimpiyatlardan kalan bir görüntü değil ama spor yaralanması deyince aklımıza gelen her türlü yaralanma olabilir. Burada gördüğünüz gibi yine koşu veya binicilik, boks,
motosiklet, bisiklet, araç ve buna benzer her türlü yaralanmayı spor yaralanması olarak görmemiz mümkün. Sonu ölümle biten yaralanmalar da oluyor. Bakın bu bir gösteri dövüşü. Buradaki güreşçinin attığı tekme sonucu rakibi ne yazık ki ölmüş. Yine bizden bir sporcunun, bir tekvandocunun Mısır'daki bir müsabaka esnasındaki geçirdiği rahatsızlık sonrası ölmesi. Bakın burada çok önemli bir şey var. Hastada aslında mevcut bir kalp rahatsızlığı var. Bu kalp rahatsızlığı mindere taşınınca, tatamiye taşınınca böyle bir sıkıntıyla karşılaşılabiliyor. Bu çok sık gördüğümüz bir olay. Fitness çalıştığım dönemlerde de benim çalıştığım salondaki sporcular da ne yazık ki at serumu dahil olmak üzere pek çok serum kullanırlar. Ve işte bu da onlardan bir tanesi. Bu bildiğim kadarıyla bir tane yerine 8 tane vurdurduğu için vefat eden bir sporcu kardeşimiz. Benim spor geçmişim, eğer Cerrahpaşa'yı bilirseniz bunun karşısında bir Davutpaşa Lisesi vardır. Ben lisede öğrenciyken judo çalışmaya başladım ve o yüzden Cerrahpaşa'ya geçtim. Hakemliğim var, daha sonra saha doktorluğu yaptım. Judo ve karatede değişik dönemlerde Dünya Karate Federasyonu Sağlık Kurulu üyesi olarak çalıştım. Halen Karate Federasyonu Sağlık Kurulu Başkanıyım. Burada da anlatacaklarım saha ve salon doktorluğu, takım doktorluğu ve tabii ki sağlık kuruluşlarının acil polikliniklerindeki tedaviler. Evet, buradaki paltolu kişi benim. Yıl 1980 vefastadı. Gördüğünüz gibi elimde sadece bir beyaz sağlık çantası var. İçerisinde pamuk, tentürdiyot, alkol vesaire gibi basit malzemeler. Sedye yok. Hastayı karga tulumba kenara çıkartıyoruz. Diğeri de kafasına darbe alan bir sporcu. Üzerine çökmüşüz, hakimiyetimizi kurmuşuz, sporcuyu tedavi ediyoruz. İçinizde saha doktorluğu yapan var mı bilmiyorum ama saha doktorluğu ile acildeki hekimlik farklı. Bunu bir an evvel iyileştirip maça döndürme mecburiyetiniz var. Eğer buna çık derse, bunu hakem dışarı çıkartırsa bütün saha sizi ne yazık ki yuhlamaya başlar. Hocam Ankara Gücü'nün doktoru vardı aramızda. Geldi mi bilmiyorum. Geldi mi Togay? Gelir şimdi. Evet. Var takım doktorlarımız hocam. Ne güzel, ne güzel. Derken tabii asistanlık dönemim başladı ve yaralanmaları yayın yapmaya başladım. Sizin de aşağıdaki posterlerinizi gördüm. Benzer çalışmalar var. Bakın bir futbol yaralanması krampon darbesiyle patella kırığı oluşmuş. Hani patella kırığı oluşur mu demeyelim ama oluşmuş. Burada da gördüğünüz gibi mavi okun ucundaki kısım patella. Çünkü krampon patellanın üzerine gelince femoral sulcus'la sıkışınca ne yazık ki böyle bir kırık oluşabiliyor. Ayak bileği yaralanmaları futbolda veyahut da buna benzer spor dallarında çok fazla görülür. Acilde atlanmaması gerekiyor. Mutlaka ayak bileğinin içe inversiyonda çekilen grafisinde bu mavi okla gözüken bölgedeki yaralanmayı değerlendirmek gerekir. Çünkü her zaman aşağıdaki örnekte olduğu gibi hasta ekimozla gelmiyor. Yine bir başka futbol yaralanması, nadir bir yaralanma ama bakın birinci parmaktaki şuradaki interfalanjal eklem içerisinde bir sesamoid eklem arasındaki genişlemeden şüphelenmek lazım. Kilitlenmeye neden olmuş. Tabii bu cerrahi olarak düzeltildi ama ne yazık ki böyle vakalar gelebiliyor. Ve derken halı saha futbol yaralanması. Halı saha futbol yaralanması çok fazla karşımıza geliyor. Çünkü kişiler ısınmadan sahaya çıkıp daha 15. dakikada bir adele gerilmesi, ayak bileği burkulması veya diz travmasıyla karşımıza çıkabiliyor. Halı saha aslında sentetik elyaflı çim saha, bunun içerisinde kuvars kumu olması lazım. Ama ne yazık ki cost efektiviteden dolayı herkes bu malzemeleri kullanmıyor. Futbol yaralanmalarını burada olduğu gibi sınıflandırmak mümkün. Distorsiyon yani burkulma, fraktür, kontüzyon. Aşil tendon rüptürü, birazdan size birkaç örnek vereceğim. Çünkü acilde karşınıza çok sık olarak çıkabilir ve atlanabilir vakalar. Bakın burada aşil tendon yaralanmaları. Aşil tendonu spor yapan kişilerde gördüğünüz gibi ayak bileğinin kalkaneosun üst seviyesinde önce kronik yaralanma tendinit şeklinde başlıyor ama ani travmalarla bu bölgede kopmalar ulaşabiliyor. Eskiden karate, tekvando gibi antrenmanlar direği olmadan geniş salonlarda ayna önünde yapılırdı. Tabii tekme tekniği esnasında ne yazık ki cam kesisi sonrası aşil tendonu kesisiyle çok sık olarak karşılaştık. Burada aklımızda kalması gereken hastanın öyküsünün de dışında karşınıza geldiğinde mutlaka parmak üzerinde yükselmesini istemeniz lazım. Eğer bir hasta
parmak regrafisinde herhangi bir kemiksel travma yok, parmak üzerinde yükselemiyorsa Acil tendonundan mutlaka, Acil tendonu yaralanmasından mutlaka şüphelenmemiz gerekir. Öykü çok önemli. Sporcu sportif aktivite esnasında o bölgede aniden bıçak saplanır gibi bir ağrının olduğunu, bir sesin geldiğini ve müsabakaya devam edemediğini bize söyler. Bakın burada gördüğünüz gibi şu okun ucundaki normal Acil tendonunun gerginliği ama buradaki gap yani çukurluk Acil tendonunun kopmasına bağlı. O bölgede böyle bir çukurun olabileceğini bilmemiz lazım. Bu klinikte dışarıdan gördüğünüz ama bizim cerrah olarak içeride gördüğümüz Acil tendonunun rüptüre olmuş şekli. Bu son testi çok önemli. Gastreknomiusu disfleksiyondayken sıkıştırdığınızda normalde ayak bileği plantar ve dorsal fleksiyon hareketleri yapar. Ama Acil tendonunda bir lezyon, rüptür varsa bu hareketi yapamaz. Tabii burada anlatacağımız cerrahi dışı yöntemler, kısmi yırtıklarda, yaşlı hastalarda ve eşlik eden problemi olan hastalarda Acil tendonu konservatif yöntemlerle tedavi edilebiliyor. Birkaç olgudan bahsetmek istiyorum. Bir futbol yaralanması, aniden ağrı, kopma hissi, oyuna devam edememe, baldır arka alt bölümde ağrı ve parmak ucunda yükselememe. Bakın film çektiğinizde aslında kemik patoloji görmüyorsunuz ama MR çektiğinizde bu mavi ile işaretlediğim yerde Acil tendonundaki kopmayı görüyoruz. Deminki olgu bu aslında. Yine Acil tendonunun kopmuş olduğu bölgede tam topuk bölgesinde içeri doğru bir çukurcuğun olduğunu gözle görmemiz mümkün. Ne yazık ki bu hastalarda gördüğünüz gibi Acil tendonu adeta saçaklanma şeklinde, çünkü kronik travma zemininde oluşan akut bir yırtık bu. Acil tendonu böyle saçaklanma şeklinde, parçalanma şeklinde yırtılıyor. Yine bir başka olgu, bu da halı saha futbol yaralanması. Hani karate ve judo ile başladık ama araya onlara uygun futbol yaralanmalarını da sıkıştırıyorum. Çünkü saha doktorluğuyla geçen ve edindiğim bir tecrübeyi sizlerle paylaşmak istedim. Yine hasta parmak ucunda yükselemiyor. Bakın buradaki Acil tendonundaki defek daha fazla. Bunu MR'da gördükten sonra veya ultrasonda bunu saptadıktan sonra bunun tedavisini planlamak kolay. Ama önemli olan bunu atlamamak. Evet, yırtık olan bölgenin sagittal ve frontal plandaki kesitleri yine aynı hastanın, bakın bu gap bölgesi, yani MR'da demin gördüğümüz ayrışma buradaki bu gap'e uyuyor. Biz de tamir olarak mümkün olduğu kadar paratenonu, yani Acil'in etrafındaki tendonu tamir etme yoluna gidiyoruz. Bu tabii oldukça kötü bir Acil tendonu yaralanması. Gördüğünüz gibi spagetti bulgusu diyoruz. O kısmı tamamıyla çıkartmamız gerekiyor. Çünkü iyileşmesi potansiyeli olmayan bir vaka. Bunu tanımak kolay. Lateral grafide eğer bunu görüyorsanız, bakın burada bir kemik bloğumuz var. Yukarı baktığınızda MR'da çekseniz burada Acil tendonunun devamlılığını görürsünüz. Ama bu parça ne yazık ki şu aşağıdaki kalkaneumdan kopan bir parça. Yani kemik blokla Acil tendonunun kopması. Bunun tedavisi biraz daha zor. Çünkü kalkaneus'a tüneller açmamız gerekiyor. Ama bir kemik blok gördüğümüzde lateral grafide Acil tendonundan Acil tendonunun kemikten parça kopararak ayrışmış olabileceğini bileceğiz. Eğer hastayı konservatif olarak tedavi ediyorsak, alçı veya atel uygulaması dışında buna benzer Moonwalker adı verilen yürüme apareylerini kullanmamız mümkün. Tabii ki sporda özellikle ısınma ve germe egzersizleri iyi yapılmadığında bu tür yaralanmaların olabileceğini bilmemiz gerekiyor. Tabii futboldaki bu alt ekstremite yaralanmaları dışında üst ekstremite yaralanmaları da var. Buradaki her türlü kırıkla ve çıkıkla karşılaşmamız mümkün. Burada önemli olan şey bir futbol yaralanması, bir judo, karate veya tekvando yaralanması deyince dar alanda değil geniş alanda düşünmemiz gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Tabii siklet oldukça önemli. Evet, salon doktorluğuna, deminkiler saha doktorluğuydu. Yani vefa hastalığındaki saha doktorluğu dönemini anlattım. Sahada çalışmak ayrı, salonda çalışmak ayrı. Salon çünkü kapalı bir mekan. Bu da 1982'li yıllardan kalan bir hatıra. O zamanlar Judo ve Karate Federasyonu Sağlık, ikisi beraberdi çünkü. Evet, judo. Şimdi anlatacağım yaralanmalar judo ağırlıklı. Tabii bir yaralanmayı bilebilmek ve tedavi edebilmek için aslında sporu da biraz tanımak lazım. Judoda kıyafet giyiliyor ve düşürme teknikleri, atma teknikleri, boğma ve kırış teknikleri var.
Benim yaklaşık 20 sene yaptığım bir spor. Ve günün birinde tabii bunların sakatlıklarıyla karşılaşmaya başladık. Boğma ne yazık ki boğma teknikleri var. Neticede senkop ve boğulmalarla çok sık karşılaşmaya başladık. Hiç çantamdan eksik olmayan bir malzeme mutlaka amonyaktır. Bu amonyak o geçirilen senkop karşısında kişinin bir an evvel canlanmasını sağlayan ve maça devam etmesini sağlayan tek etken. Evet, dirsek çıkığıyla ve omuz çıkığıyla çok karşılaştık. Çünkü açık el üzerine ani hareketler neticesi, düşmeler neticesi dirsek ve omuz çıkığı olur. O zamanlar ben bunları minderde redükte ederdim. Tabii o zaman bize puan da vermişler, 10 puan ama şimdiki aklım tabii bunlar minderde tedavi edilecek konular değil. Çünkü bunlara mutlaka röntgenle önce tanılarının konulması ve desteklenmesi gerekiyor. Evet, omuz çıkıklarıyla da çok sık karşılaşıyoruz. Sizler de çok sık karşılaşıyorsunuz. Akut çıkık, rekürrent çıkık, habitüel çıkık. Kendi içinde üçe ayrıldığı gibi çıkığın yönüne göre de öne, arkaya veya aşağı çıkık şeklinde ayrılıyor. Buradaki olay humerus başının glenoidle olan ilişkisinin bozulması. Bakın burada öne çıkık var. Mutlaka kapsül yırtılıyor. Kapsül yırtılırken etrafındaki yumuşak dokuları da yırtıyor. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bu arkaya doğru çıkık, yani glenoidin humerus başı posterioruna doğru çıkmış. Bir de asıl sıkıntılı olan inferiora olan çıkık var ki inferiora olan çıkıklarda hasta elini burada olduğu gibi başının üzerinde getirir. Yani acilde böyle bir hasta karşınıza geldiğinde hiç zorlamadan direkt olarak ön arka film çekmek lazım. Çünkü zorladığınız zaman bir kırıkla karşılaşabiliriz. Bunların dışında elektrik çarpması, epilepsi, şeker komasında da çıkıkların olabileceğini bilmemiz gerekiyor. Halter çalışırken omuz çıkığı olabiliyor. Gördüğünüz gibi yine kontak, temasa bağlı spor dallarında veyahut da başüstü sportif aktivitelerde de omuz bölgesinde çıkık olabileceğini, özellikle bu beyzbol topu atıcılarında bunlara pitcher deniliyor. Bunlarda da kronik travmalar birden akut olarak çıkıkla sonuçlanabiliyor. Klinik görüntü bu. Hani sizler de aşinasınız. Hasta elini acile bir hasta geldi, bir elini diğer eliyle destekliyor ve omzunda da bu tür bir apolet belirtisi varsa omuzunda çıkık olabileceğini düşünmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi glenohumeral ilişki bozulmuş. İmkanımız varsa bilgisayarla tomografi çektireceğiz. Tabii bu arkaya çıkık. Bu düz grafideki öne çıkık, diğeri arkaya çıkık. Tabii çıkık olduğu zaman glenoidin arkası humerus başında bir çentik oluşturuyor. Biz buna Hill-Sachs lezyonu diyoruz. Bu öne çıkıklarda posterolateralde, arkaya çıkıklarda da gördüğünüz gibi humerus başının anteromedialinde ortaya çıkıyor. Bir de yumuşak dokuda ortaya çıkan yaralanmalar var. Bu ancak MR'da saptanıyor. Yani düz grafide çok dikkatli olmak lazım, atlanabilir. Bu Bankart lezyonu. Orada kapsülün glenoide veyahut da o bölgedeki yumuşak dokunun glenoide yapışmış olduğu bölge, labrum glenoide yapıştığı yerden ayrıldığında Bankart lezyonu oluşmasına veya Bankart lezyonu olarak isimlendirilen yaralanmanın oluşmasına neden olabiliyor. Böyle bir vakam vardı. İki taraflı öne omuz çıkığı. Bench press çalışırken ağırlığı yukarı kaldırdığında, ağırlığı arkaya indirdiğinizde mutlaka arkanızda bir partnerin olması lazım. Eğer partnersiz çalışıyorsanız ve yüksek ağırlıkla çalışıyorsanız, omuzlarınız abduksiyon ve rotasyon eksternde aşağı doğru indiğinde omuz çıkığına neden olabiliyor. Hatta sırt üstü yatarken bench press çalışanlarda ağırlığı göğsüne veya boynuna düşürüp de ölümle sonuçlanan vakalar bile bildirilmiş. Bu vakanın sonuçları gördüğünüz gibi burada, grafileri daha doğrusu, glenohumeral ilişki hem sağda hem solda bozulmuş. Biz bunu konservatif yöntemlerle tedavi etmiştik. Hepinizin bildiği Hipokrat yöntemi, aksiller sinir yaralanması olabileceğini bileceğiz. Stimson tekniği ve çıkığı yerine koyduktan sonra, kırık yok ise yalnız tabii ki, gördüğünüz gibi buna benzer bir omuz askısı ile tedavi etmek mümkün. Ve eğer spor hayatına da belirli bir zaman sonra devam edecekse, önden bu şekilde bir pelotla baskılı bir aparey kullanmak suretiyle yavaş yavaş antrenmanlara başlayabilir. 6 haftalık bir dönem geçtikten sonra. Yine nadir de olsa acilde görebileceğiniz bir olgu, biceps uzun baş rüptürü. Eğer hasta şu görüntülerle size geliyorsa, humerus uzun başının bulunduğu yerde ekimos ve bisepsi sıktığı zaman bakın böyle ortada top gibi bir çıkıntı.
Burada bisepsin uzun başının rüptürü olmuş olabileceğinin aklımıza gelmiş olması gerekiyor. Evet, judoya geri dönüyoruz. Judodaki teknikler düşürme, boğma ve kırış tekniklerinden oluşuyordu. Derken günün birinde kırış tekniği sonrası bir humerus kırığı vakasıyla karşılaşmıştım. Bunların hepsi kendi vakamdır. Ama bu fibroz, yani aslında sporun vahşiliğinden kaynaklanan bir olay değil bu. Sporcuda fibroz displezi denilen kemiğin gücünü azaltan bir durum var. Bu daha önce saptanmamış. Tabii fibroz displezi zemininde tekniği uyguladığı zaman bu tür kırıkların olabileceğini bilmemiz gerekiyor. Mesela burada da uygulanan bir teknik neticesi karşıdaki sporcunun tibiyasında kırık oluşmuş. Yani aklımıza gelebilen her türlü spor yaralanması ortaya çıkabiliyor. Saha doktorluğu ve salon doktorluğunda aslında olay kolay. Maça devam edemez diyorsunuz. O sporcu maça devam etmeyebiliyor. Hakem diyor ki bu sporcuyu çıkardın. Ama milli takım doktorluğu veya takım doktorluğu çok farklı. Çünkü o kişi sizinle beraber yurt içi veya yurt dışına bir müsabaka için gelmiş. Onu maça devam ettirmeniz her durumda gerekiyor. Bakalım neler yapmışız. Evet, karatede içinizde çalışan da olabilir. Çalışmalar kata şeklinde, yani hayali dövüş diyebiliriz. Minder üzerinde oluyor. Aynı anda 6 minderde müsabakalar olabiliyor. Komite üzerinde, bu arada biz olimpiyatlarda 4 madalya kazandırdık. Bunlardan bir tanesi de gümüş madalyadır ki bundan hep onur duyuyoruz. Evet, gördüğünüz gibi aslında kontak yasaktır, cezadır, ceza puanıdır, koruma eldiven ve buna benzer ayaklıklar kullanılır ama istenmeyen sakatlıklar da her zaman olur. Bundan 30 sene evvel koruyucular kullanılmıyordu. Bunları nasıl önlerizi düşünürken tabii zamanla çıplak elle yapılıyordu maçlar. Yukarıda gördüğünüz o siyah beyaz görüntülerdeki koruyucular kullanmaya başlanıldı. Sonra da aşağıdaki karate müsabakalarında ellik, kaval kemiği koruyucusu veya ayak koruyucusu zaten müsabaka kuralları gereği kullanılır hale geldi. Her türlü adele yaralanması ortaya çıkabilir. Özellikle ısınmadan yapılan teknikler neticesi ortaya çıkıyor. Onun için ısınma egzersizlerine biraz fazla önem vermeye başladık. Bu bizim milli takımın antrenmanındaki bir ısınma egzersizi. Maç öncesi mutlaka önce ısınılır, sonra gerilir, germe egzersizi yaparsınız. Sonra antrenmanınızı veya karşılaşmanızı yaparsınız. Sonra tekrardan germe, sonra tekrardan soğuma. Yani böyle beşli bir uygulama yapılması gerekiyor. Tabii müsabaka öncesi veya arasında da bu ısınmaların aynı şekilde devam etmesi ve vücut ısısını da korumak için sol altta gözüktüğü gibi sporcunun üzerine bir yağmurluk bile giymesi gerekebiliyor. Evet, derken günün birinde karatede böyle bir diz yaralanmasıyla karşılaşmıştım. Akut osteokondral bir kırık. Ve burada size diz ekleminde sıvı toplanması ile ilgili birkaç olgudan örnek vermek istiyorum. Acile vaka geldi, dizinde şişlik var. Bu kanlı sıvı olabilir veya sarımsı, yani hemartroz olabilir, hidrartroz olabilir. Bunun dışında püy veya kan hastalıklarına bağlı kanamalar da olabilir. Buradaki konumuz değil. Peki hemartrozda ne oluyor? Bakın böyle bir hasta gelmiş. 29 yaşında, spor yaralanması, sol dizinde şişlik, hareket kısıtlılığı, ağrı, düz film çekiyorsunuz, hiçbir şey görmüyorsunuz. Ama MR çektiğinizde bol miktarda sıvı görüyorsunuz, hemartroz. Okun olduğu yerde sagittal kesit, ön çapraz bağ yok. Demek ki bir ön çapraz bağ yaralanması olabileceğini biliyorsunuz. Frontal kesitte de yine ön çapraz bağı bu şekilde değerlendirmeniz mümkün. Fonksiyon yaptık. İşte aşağı yukarı 60-70 cc kanlı mayi geldi. Bu hastadaki tanı ön çapraz bağ yırtığı, iç menisküste yaralanma. Yani burada verilmek istenen mesaj şu: eğer fonksiyon yaptınız, hemartroz geldiyse bu hastada bir menisküs yaralanması veya bir ön çapraz bağ yaralanması olabileceğini bilmemiz gerekir. Bu diz protezinden alınan bir görüntü. Hani biraz da işte dış menisküs, iç menisküs ve şurada da ön çapraz bağ, ama mouse'la istediğim gibi size gösteremiyorum. Şu ön çapraz bağımız. Bu dış menisküsümüz zaten benden tarafta, diğerideki iç menisküs portakal dilimi şeklinde. Çünkü menisküslerin kendi içerisinde üçe ayrıldığını bilmemiz gerekiyor. En iç kısım beyaz beyaz zon olarak geçiyor ve buranın beslenmesi, damarlanması yok. Yani burası yırtılsa bile kanama olmaz. Orta bölge, 1/3 orta bölgesinin dış kısmı beslenir ama
merkeze yakın kısmı yine beslenmez. Kırmızı beyaz bölgedir. Ama en son dıştaki kısım, kapsüle yakın olan kısım aynen portakal dilimi gibidir. Orası kanamalı ve beslenmeli olan bir bölgedir. Demek ki bir hemartrozla karşılaştığımızda eğer kapsüle yakın kısımda yırtık olduysa diz içerisinde de böyle bir yaralanmadan şüphe edip ona uygun MR çekilmesi gerektiğini bileceğiz. Tabii ponksiyon yapıyoruz, soğuk uygulama yapıyoruz. Kısa süreli soğuk uygulama, elastik bandaj, elevasyon, istirahat, ağrı kesici, nonsteroid, antienflamatuar ilaçlar. Tabii bunların da yan etkilerini gözeterek vereceğiz. Peki bu ne? Bu hastaya birisi buz tedavisi vermiş ama buz tedavisi o kadar hoşuna gitmiş ki 45 dakika uygulamış, buz yanığı bu. Onun için ben hastalarıma özellikle söylüyorum, 10 dakikayı geçirme, araya mutlaka bir patiska, havlu değil. Patiska gibi ince bir havlu çünkü soğuğu geçirtmiyor. Bu buz yanığı, bunun tedavisi dizin hemartrozundan, hidrartrozundan daha zor. Yani o yüzden buna da dikkat etmek lazım. Hukuki problemlerle de karşılaşabiliriz. Evet, bu bir başka hasta. Yine bakın bu hastanın dizinde genu-valgum var. Bize 16 yaşında, sol dizinde şişlik, dizini açıp kapayamıyor. Diz kapağının girip çıktığını ifade ediyor. Bu anamnez çok önemli. Genu-valgumu göstermek için gösterdim. Genu-valgumu olan kişilerde patellada çıkık olabileceğini bilmemiz gerekiyor. Düz grafilerine baktığınızda çok fazla bir şey yok ama yine MR'ını ve bilgisayarlı tomografisini çektiğimizde bakın şurada medial tarafta ve her ikisinde bilgisayar tarafta tomografide bir düzensizlik olduğunu göreceğiz. Ne olabilir bu? İşte 3 boyutlu BT çekildiği zaman o patelladan kopan osteokondral fragmanları mavi okunucunda görüyoruz. Ameliyattaki görüntüsü de bu. Bazı grafilerin özellikle hani sizin bunu görme şansınız olmayabilir diyerekten kendi vakalarım olduğu için o vakanın ameliyat esnasındaki görüntüsü patelladan gördüğünüz gibi bakın burada bir parça kopmuş. Osteokondral. Yani hem kıkırdak hem kemik. Sadece kondrol olsaydı onun tedavisi daha zor ama osteokondral olunca kemiğin kemiğe tutunması daha kolay. Gördüğünüz gibi yine burada emilebilir pinlerle tabii açık yöntemle tedavi ettiğimiz bir hasta. Demek ki diz ekleminde kanlı sıvı toplandığında ön çapraz bağ yaralanması, menisküsün kapsüle yakın kısmında, damardan beslenen kısmında yırtılma olabileceği veya kırık olabileceğini bileceğiz. Ancak kırık olan olgularda hemartroz mayinin içerisinde yağ globüllerine bakacağız. Eğer bir hemartroz mayi içerisinde yağ globülü varsa burada bir kırık yani kemik kanalından, medüller kanaldan gelen, spongöz kemikten gelen kanama olacağını bileceğiz. Bu hidrartrozu da burada kısa olarak vermek istedim. Bu da 22 yaşında, bir haftadır dizinde ağrı şikayetiyle geldi. Bakın burada yine dizinin içerisinde mayi artışını görüyoruz. Romatizmal tetkikleri negatif, enfeksiyon, hani konumuz akut spor yaralanmalar ama alışılmışın üzerinde bir uzun yol yürüme öyküsü var. Yine bu hastaya ponksiyon yapıyoruz, soğuk uyguluyoruz, elastik bandaj vesaire. Gelen mayi bu, diğerinden farklı. Hemartroz olduğu zaman ön çapraz bağ, menisküs yırtığı veya osteokondral kırıktan şüphelenirken böyle bir mayi, bunun tabii şeffaf olması lazım. Eğer içerisinde pürülan özellikle görünüm varsa onun tedavisi farklı. Böyle bir vaka uzun yol yürüme neticesi de ortaya çıkabileceğini bilmemiz gerekiyor. Evet, yine karate müsabakalarına dönelim. Eskiden çıplak elle yapılan ve korumanın veyahut da koruyucuların az kullanıldığı dönemde burada gördüğünüz her türlü yaralanmaları görmemiz mümkündü. Özellikle işte yumruk, tekme, düşme neticesi, kırık dahil olmak üzere, kontüzyon, laserasyon dahil olmak üzere baş, göğüs veyahut da boyun bölgesinde yaralanmalar olur. Karatede yüze vuruş yasak. Yüze vuruş kesin olarak ceza. Ama kontrolsüz ataklar neticesi istenmeyen yaralanmalar olabiliyor. Üzerinize atlet olduğunu düşünün. Atletin bulunduğu yere vurmak puan getiriyor. Kasık bölgesine veya bacak bölgesinde direkt olarak darbelerde yine cezai puan gerektiriyor. Ama bakın burada 1987'de böyle bir karate yaralanması gelmişti. Olur mu? Ön kol çift kırığı bloke ederken olmuş. Ve aradan yıllar geçti. 2009'da bir Avrupa Şampiyonası'nda bizim sporculardan bir tanesi bloke ederken ön kolu kırıldı. Şimdi siz takım doktorusunuz ve bu umut vadeden bir sporcu. Ne yapacaksınız? Tabii ki maça devam ettirdik ve bu çocuk, bakın şuradaki görüntüsü de hem madalyası var hem de alçısı var. Ama kırığı maça devam etmeye müsait bir kırıktı.
İşte milli takım doktorluğunun da böyle bir takım dezavantajları var. Çünkü antrenör dahil olmak üzere sporcu çünkü hayatında bir defa oraya gelebiliyor. İkinci defa gelme şansı yok. Yani burada ani karar vereceksiniz. Eskiden ben tatamiye çıkar müdahaleyi orada yapardım. Bu olaydan sonra tatamiye çıkışımızı yasakladılar tabii. Sadece kenardan izlettirdiler. Evet, böyle bir anı. Ama madalyası da boynunda gördüğünüz gibi kardeşim de çok mutlu. Bu kişisel verileri koruma kanunu gereği bazı kişilerin yüzlerini kararttım. Özellikle yaralanan kişileri ama diğerlerini zaten ben çektiğim için fotoğrafını bana çektirmeyi kabul ettiğine göre sizle paylaşabilirim diye düşünüyorum. Evet, gördüğünüz gibi yine yüze gelen darbeler neticesi göz çevresinde ekimoz olabiliyor. Bu 18 yaş altında şimdi kullanılmıyor. Böyle bir yüz maskesi vardı ama buraya da darbe alınca yine yüzde gördüğünüz mor artılar olabiliyor. Tabii bunlara da yüz bölgesine göze gelmeyen, göze isabet etmeyen buz uygulaması yapmamız mümkün. Elinizde daima buz olması gerekiyor. Bu buz dondurulmuş bir su pet şişesi de olabilir. Zaten müsabaka salonlarının hepsinde bu paket buzlardan var. Aşağıdaki sıktığınız zaman kimyasal olarak çevreye soğuk veren bir oluşum. Şimdi sporcunuz geliyor diyor ki benim ayaklarım şişti, maça çıkmam lazım. Ne yapmam lazım? Hastanede olsanız dersiniz ki şu ilacı kullanın, 10 gün üzerine yük vermeyin ama bu kişi maça çıkması gerekiyor. Emla diye bir krem keşfetmiştim. Bunun içerisinde hani ilaç ismi vermek doğru değil ama lidokain var. Ve bu kişi şampiyon oldu. Bu sefer arkasından bir başka sporcu geldi. O da benden bu kremden istedi. Zannetti ki keramet kremde değil tabii. Keramet sporcuda. Ama maça çıkacak olan kişinin ağrısını o an gidermeniz gerekiyor. Sol taraftaki görüntü alıntıdır. Kürekçilerde de bu kürek çekme neticesi ellerinde su dolu böyle kesecikler oluşabiliyor. Her ne kadar yüze vuruş yasaksa da gördüğünüz gibi bu tür yaralanmalar olabiliyor. Aslında dişlik kullanılıyor. Ama buna rağmen dudak yaralanması veya diş bölgesi yaralanması olabilir. Adrenalin emdirilmiş tamponlar var veyahut da burada sigara izmariti gibi aşağıda görüyorsunuz. Bunlar mutlaka sağlık çantasında bulunması gerekiyor veya ksilokain içeren, lidokain içeren anestezik maddelerinizin yanınızda olması gerekiyor. Süreniz birkaç dakika, bunun dudağını dikip maça çıkartmanız gerekiyor. Evet, takım doktorluğunu o yüzden ayırmıştım. Günün birinde bir mandibula kırığı geldi. Evet, yasak hareket, yüze vuruş yasak ama mandibula kırığı oluşabiliyor. Sonradan araştırmalarım sonucu gördüm ki eğer sporcunun dişin bir tarafında dişinde olmayan bir diş daha doğrusu karşı taraftan darbe aldığı zaman o tarafta kırığa neden olabiliyor. Ve 5. metakar boyun kırıklarına burada değinmek istiyorum. Boksör kırığı veya yumruk kırığı olarak geçiyor. Acile gelen 5. metakar boynu kırığı gördüğünüz hasta %99.9 yumruk vurma neticesidir. Düşme neticesi asla ve asla değildir. Bu aklınızda olsun. Eğer düştüm, vurdum, çarptım diyorsa yalan söylüyordur. %99.9. %100 diyeceğim de 0.1'lik bir açık bırakmak istedim. Evet, gördüğünüz gibi orada 5. metatarsın boynu deplase olmuş. Yanlış yumruk vurma neticesi. Çünkü yumruğu vururken normalde 2 ve 3 ile vurmak lazım ama 4 ve 5 ile vurduğunuzda o bölgede kırık oluşabiliyor. Gördüğünüz gibi bizim karatede ellikler kullanılıyor. Hem yüze gelen darbeyi yumuşatmak hem de atakta bulunan kişinin elindeki yaralanmayı azaltmak için. En kötü yaralanma, şimdi sizle konuşurken aklıma geldi, çıplak elle yapılırken insan dişiyle oluşan yaralanma. Oradaki saprofitler ne yazık ki osteomiyelite bile neden olabiliyor. Yani bir yumruk yaralanması neticesi karşı tarafın dişi, yumruk atanın elinde yaralanmaya neden olursa arkasından osteomiyelit gelişebileceğini hatırlamamız gerekiyor. Evet. Boksör kırığında gördüğünüz gibi 5. metatarsta olması gereken çıkıntı yok. Bu da kendi vakamız. Yine o bölgede deplasmanı görüyorsunuz. Cerrahi veya cerrahi dışı yöntemler uygulanıyor. Genellikle bu tür hastalarda biz hastaya sigara içmemesini öneriyoruz. Çünkü sigara kırık iyileşmesini olumsuz olarak etkiliyor. Değişik alçı yöntemleri var. Yine böyle benzer kırığı olan bir sporcumuzla yine yurt dışındayız ama bunu da maça çıkartmamız lazım. Gördüğünüz gibi bir elinde eldiven, diğer elinde kırık. Antrenmandan da geri kalmaması lazım bu kişinin. Tabii süresi dolunca bakın gördüğünüz gibi alçısını çıkartmışız. Maça da çıkar hazırlar hale getirmişiz.
O yüzden takım doktorluğu çok zordur. Salon ve saha doktorluğuna benzemez. En son işte artık yavaş yavaş korumalar kullanıldı, koruyucular kullanıldı, hakem kuralları değiştirildi ve yaralanma miktarları da giderek azaldı. Bu da bir mutlu anımız. Maçtan sonra Karate Federasyonu Başkanı'nı havaya atmışlar. Tabii düşse ne olacağını kimse hesaplayamıyor. Ama bu vesileyle ne yazık ki Nisan ayında bir maç neticesi Covid'den dolayı kurtarılamadı. Kaybettik hem kendisini hem de Covid'den aramızdan ayrılan meslektaşlarımızı bu vesileyle rahmetle anıyor. Evet, sporcularda boyun ağrıları, güreş yaralanmaları çok fazla. 17 yaşında salto atarken düşünün 17 yaşında bir çocuk boynundaki intervertebral diskler neredeyse bulging'in bir adım daha ötesinde. Her yaşta görülebiliyor ama özellikle salto türü yani boynunu kullanarak spor yapan kişilerde futbolcular dahil olmak üzere kafa topuna vurma neticesi bu bölgede başlangıçta miyofasiyal ağrılar ama ileride fıtığa kadar gidebilen yaralanmalar oluşabiliyor. Burada da işte bu yaralanmanın görülebildiği spor dallarından bahsettik. Gördüğünüz gibi omuriliğe çoklu seviyede bulging henüz nörolojik defisit yapmamış ama ileride nörolojik defisite aday bir sporcumuz. Evet, salto tekniği. Yine bu da fitness çalışırken tabii bu aslında akut bir olay değil. Kronik zeminde gelişen bir olay. Fitness çalışan hastalara benim tavsiyem hiçbir zaman bench press'te ağırlığı aksiyel istikamette yani omurganın aksiyel istikametinde uygulamayın diyorum. Yani kompresyon olmaması lazım. Yatarak çalışabilir. Yani göğüs çalışabilir ama army chair denilen yukarıdan aşağı ağırlık çekme veyahut da yukarıdan aşağıya ağırlığın geldiği bütün aktiviteler o bölgede sıkışmaya neden olabilir. Yine tabii uzun süre masa başında oturan hani günümüzün konusu değil ama uzun süre masa başında oturan kişilerde de bu tür şikayetler olabiliyor. Tedaviler nonsteroid antiinflamatuarlar, kas gevşeticiler, termoforlar, enjeksiyonlar vesaire. Travmada mutlaka bir enflamasyon oluyor. Hastanın bize gelişi ağrı, spazm, hareket kısıtlılığı ve bizim bunu tedavi etmemiz lazım. Ne yapıyoruz? Enflamasyona antiinflamatuar, spazmın giderilmesi için spazmodik ilaçlar. Tabii nonsteroid antiinflamatuar ilaç kullanırken de gastrointestinal sistemde kanamalar olabileceğini hastayla paylaşmamız lazım. Çünkü bu tür ilaç kullananlarda peptik ülser oranı diğerlerine göre 4 kat fazla. Üst gastrointestinal sistemde kanama geçiren hastaların %35'inin yakın zamanda nonsteroid antiinflamatuar ilaç kullandığı bildirilmiş ve yine nonsteroid antiinflamatuar ilaç kullanımında ülser komplikasyon riski ilk bir ay içerisinde oldukça fazla. Nonsteroid antiinflamatuar ilaçların etki mekanizması buradaki döngü üzerinden yani arachidonic asidin döngüsü üzerinden COX-2 ve 2 enziminin etkileri var. 2 olan enflamasyonu tetiklerken diğeri fizyolojik dengeyi sağlıyor. İşte burada çok sayıda farmakolojik yapıda olan ilaçlar var. Burada kullanılan etadolak türü ilaç bu terapotik COX-2 inhibisyonunu ve COX-2 inhibisyonu dengeli bir şekilde sağlıyor. Bunu bilmekte yine fayda var. Etadolağın yine gastrointestinal sistem nedeniyle hastaneye yatış oranı bakın burada görüldüğü gibi binde 2 diğer hastalarda oldukça fazla ki bu binde 12 bu binde 12'lik oranda plasebo grubuyla aşağı yukarı birbirine yakın. O da 15-10'da 7. Kas gevşeticilerde yine spazm, ağrı, spazm döngüsünü kırmada yardımcı. Bunların etkileri santral sistemi üzerinden veya periferik olarak ama santral sistem üzerinden etkisi olanlarda sedasyon da söz konusu olduğunda özellikle yaşlılarda düşmelerin olabileceğini ve araç kullanırken dikkat dağınıklığı olabileceğini de bilmemiz gerekiyor. Demin de bahsettiğimiz bu akut bel ve boyun ağrılarında kısa süreli kullanımda öneriliyor. Evet, tiokolşikosit yani myorelaksan olarak da santral etkili bir kas gevşetici olup analjezik ve antiinflamatuar özelliğe sahip.
ortopedik, travmatolojik ve romatizmal hastalıklarıyla ağrılı kas spazmının tedavisinde kullanılıyor. Yine yapılan bir çalışmada tiokolşikositin etkisinin sedasyona sebep olmadan gösterdiği belirlenmiş. Bazen iki ilacı birleştirmek gerekebiliyor. Yani antiinflamatuar etki ile miyeroleksan etki. Düşünün, hasta geldi, 2 tane ilaç yazdınız. Bu 2 ilacı alıp almadığını takip bile edemiyorsunuz. Halbuki 2 farmakolojik yapı tek ilaç içinde toplanabilirse ve etkili olabilirse tabii bunu güvenle kullanmak mümkün olabiliyor. İdeal bir takım kombinasyonlar var. O kombinasyonlar burada dozlarıyla belirtilmiş durumda. Eğer etodolak 300-400 mg etodolakla 8 mg tiokolşikosidi birleştirirseniz oldukça etkili bir kombinasyonla karşılaşırsınız. Demek ki burada hastaya verdiğimiz ilacın mümkün olduğu kadar az sayıda olması ama etkin olması. Tabii bir diğeri de hasta soruyor, ne zaman ağrım geçecek? Çünkü günlerdir boynu ağrıyor, değil mi? Hemen ağrısının ilk ilaçtan sonra geçmesini istiyor. İşte etodolağın etkisi diğerlerine göre 0-10'da yani yarım saat içerisinde analjezik etkisinin başlaması, 6 ile 12 saat etkisinin devam etmesi. Demek ki buradaki dozu ona göre ayarlamak lazım. Yine tiokolşikositin de etkisinin 12 saat sürmesi ve kullanım önerisi dozunun da 12 saat olduğu için 2x1 olması gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Evet, bu iki sihirli kombinasyonu kendisinde toplayan etotio da 400 mg'lık etodolak ve 8 mg tiokolşikosit kombinasyonu söz konusu. Ağrılı kas spazmlarının semptomatik tedavisinde, vertebral kolonun ağrılı sendromlarında, travma sonrası ve postoperatif olgularda, eklem dışı romatizmalarda ve osteoartritlerde başarıyla kullanılabiliyor. Listeyi gördüğümde bugün borç sınavı olduğunuzu gördüm. Yanılmıyorsam borç sınavına girecek olan meslektaşlarımla da şimdiden başarılar dilerim. 2 tane sorumuz var. Sizlerden ricamız, cep telefonuyla bu barkodu taradıktan sonra 2 soruya hızlı bir şekilde cevap vermeniz. Yani son 2 slaytımız. Ama cep telefonlarının kamera kısmıyla bunu taradığınızda, ben de nasıl olduğunu bilmiyordum, biraz önce öğrendim. Bu tür teknolojilerden biraz uzak biriyim. Hani omuzu minderde takmasını bilirim ama bu biraz beni aşan bir konu. Cep telefonunuzun kamera kısmıyla bunu taradığınızda 2 tane basit sorumuz var. Evet. Hop, ne renkli sorular? Öyle. Ha, tamam. Çok özür dilerim. Çok teşekkürler Sayın Hocam, çok teşekkürler. Harika bir sunumdu. 6 dakikalık bir süremiz var, 6,5 dakika. Evet, hocamızı bu kongrede misafir etmekten çok mutlu olduk. Gen Center firmasına da ayrıca teşekkür ediyorum. Ben sürenin yetmeyeceğini düşünerek hocam biraz kısa olabilir mi demiştim ama o kadar zevkli bir anlatım oldu ki sürenin nasıl geçtiğini bilemedik. Ve bizim için de çok önemli bir konu. Çünkü dediğim gibi takım doktorlarımız da var hocam arada. Bu işe gitmek isteyenler de var. Bir soru, 1-2 tane belki alabiliriz. Tartışılacak bir konu da. Evet Togay, sen geldin madem. Bunlar iyi para kazanıyor mu? Ne diyorsun? Tabii bazı söylediklerim aramızda. Çünkü sakatlanan bir sporcuyu maça devam ettirmek hukuksal olarak da problem olabilir. Ama dediğim gibi spor yaptıysanız oraya hayatınızda bir defa gelebilirsiniz. 2. defa gelme şansınız yok. Ben daha başka yaptığım şeyleri buraya koymadım. Koysam zaten burada görüntülü ve sesli olarak anlatmamız mümkün değil. Buyurun. Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben Ufuk Üniversitesi Doktor Rıdvan Ege Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniğinden doçent doktor Togay Evrin. Yaklaşık 12 senedir hocam Ankara'da Ankara Gücü, Ankara Spor, Osmanlı Spor, Türk futbol takımları, Türk Telekom A takım seviyesinde basketbol takımında çalıştım. Takım doktorluğu yaptım. Başar hocam para kazanıyor muyuz dedi. Hani bu işe para olarak bakınca gerçekten stresli, amatörce bakmak daha keyifli ve güzel olanı oldu. Kendi adıma. Aynı zamanda da sporcu sağlığı merkezim var. 1,5 senedir işletmesini yaptım. Bir acil tıp uzmanı olarak takım doktorluğu yapan 12 senedir bir acil tıp kongresinde böyle bir sunuyu görmek, sizlerden dinlemek gerçekten benim için mutluluk verici oldu. Çünkü ben 10 senedir takım doktorluğunun hani acil tıp uzmanlarının yapması gerektiğini, buraya yönelmesi gerektiğini düşünen bir acil tıp uzmanıyım. O yüzden çok mutlu oldum ve teşekkür ediyorum. Size de çok teşekkür ediyorum hocam. Benim bir ufak
sorum olacak hocam. Özellikle bu yumuşak doku travmalarında son dönemde çok popüler oldu. Yani son dönem demeyeyim de daha da eskiden göre PRP, kök hücre uygulamaları, Sanakin, akıllı plazma vesaire. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Tendinopatilerde veya strain ya da sprainlerde bu tarz uygulamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Aynı zamanda sunumunuzda şeyi dile getirdiniz hocam. Takım doktorluğu gerçekten anlık karar verebilmek, hani bir genel tababet, ortopedi ya da işte travma yetisine sahip olmak sadece her şeyle bitmiyor. Hani basitçe hastaya, mesela bir örnek vereyim, bir oyuncum var, Bulgar milli takımda oynayan, boksör kırığı var. Hani bir strese bağlı oluşmuş, stres dediğim blok esnasında bir boksör kırığı oluşmuş. 2 ay oynamaz demişler. Şimdi 45. günde öyle bir maç denk geldi ki artık oynaması lazım. Yavaştan başladık vesaire. Orada o kararı verebilmek hakikaten stresli oluyor. Çünkü oyuncunun kariyerini düşünüyorsun. Takımındaki durumu, kazanılması gerekiyor. Puan önemli vesaire. Gerçekten stresli bir iş bir taraftan. Yine bazen bazı durumlarda yine tekvandocu bir oyuncu oldu. Yine buna örnek verebilirim. 2 hafta önce geldi. Patella'da darbeye bağlı hafif bir füsürü var. Aslında MR'da füsür denmiş ama bir hafif bir kemik ödemi var. İşte bir ay hiçbir şey yapmayacaksın denmiş. 17 yaşında milli takım kampına katılacak. Ağlaya ağlaya geldi hocam. Şimdi ona hayır demek gerçekten çok zor. Hani oynamayacaksın vesaire. Şimdi bana tekvando hocası diyor ki hani darbeli bir şey olmayacak hocam diyor. Hani tekvandoda bazen artistik bildiğiniz sadece yapılan görsel ve ona verilen bir puantaj var. Yani bunu gayet de yapabileceğini, ona atılacak bir kinezio bantlamayla en azından denemek gerektiğini görüp risk alıp onu ona gönderdik ve milli takım kampına gidecek mesela. Hakikaten takım doktorluğu çok farklı. Hani spor hekimliği gerçekten önemli ama takım doktorluğu gerçekten çok farklı. Teşekkür ediyorum hocam. Evet, çok teşekkürler. Hocam çok kısa vaktimiz var. Hızlı bir şekilde son sorudan başlayayım. Şimdi tabii MR diye çok önemli bir tanı aracımız var. MR'da eğer kemik iliği ödemi varsa o kırık lehinedir. Orada biraz geri adım atmamız gerekiyor. Yani en azından bir 3 hafta, şimdi tekvandoda napaya vurarak çalışıyorsunuz. Ne kadar çalışmıyorum dese de o napa denilen, yani içerisinde işte tüy vesaire yün olan sert zeminde çalışıyor. O patellaya büyük getiriyor. Ha şunu yapabilirsin. Özellikle bakın bu sporcularda şöyle bir şey var. Darbe attığı ayaktan ziyade, şimdi atıyorum kırık sol tarafta. Sol ayak yerdeyken üzerinde dönerek yaptığı teknikler daha tehlikeli. Yani onun sorumluluğunu biz alamayız. Çünkü ona şu mesajı vereceğiz. Bu uzun mesafeli koşudur. Yani biz onu 3 hafta istirahat ettirdiğimizde, adelelerini izometrik egzersiz vesaireyle güçlendirdiğimizde ileride daha büyük verim alırız. Ha o maçta olsa ne yapardı? Onu maça çıkartırım. Ama ikisi çok farklı. O da deplase kırık olmaması kaydıyla. Zaten deminki ön kol kırığıyla bu çok farklı bir olay tabii. Ama MR mutlaka çekilmesi lazım. MR'daki kemik iliği ödemi bizim için çok önemli bir yol gösterici. Kemik iliği ödemi gördüğümüz yerde biz geri adım atıyoruz ne yazık ki. PRP'yi çok kullanmıyorum ama PRP'nin zaten biliyorsunuz yurt dışında bununla ilgili çok olumlu şeyler söylenmiyor. Biz PRP'yi nerede kullanırız? Atıyorum grade 1-2 osteokondral lezyonu olan hastalarda veyahut da işte tendinopati türü olan olaylarda, akut hiçbir olayda kullanmadım. Akut olaylarda biz kullanmıyoruz ama şimdi fizyoterapist arkadaşlar var, onlar kullanabiliyorlar. Hatta ozonlusunu vesairesini kullananlar da var. Yani bununla ilgili ortopedi olarak kullanmadı veya en azından ben birey olarak kullanmıyorum. Onu söyleyeyim. Boksör kırığıyla ilgili bir şey söylemiştin. Evet, boks değil mi? Birinci soru sanki doğru mu? Onunla ilgili bir şey. O zaten psikolojik olarak. Ha, tamam. Ama boksör kırığının altında psikolojik bir takım anlık bir olaydır. Kızar, duvara vurur. Yani iyi ki başkasının suratına vurmuyor çünkü o suratı darmadağın eder. Yani böyle bir durum. Evet. Çok teşekkürler. Maalesef vaktimiz doldu. Hocamıza sorunuz varsa arada soralım. Şimdi çok önemli, bakın çok önemli bir panele daha başlayacağız. Hocam çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun bu konuşma fırsatını verdiğiniz için. Evet arkadaşlar. Hi everyone, thank you for coming. Sorry? Vincent first, okay. So
we are starting with Professor Jean-Louis Vincent. He's on the top of the management of sepsis, but he will talk about another topic. He's from Belgium, and it's a real privilege to have him in this EPAT Congress. And one of the things is I would like really to thank all the colleagues. Maybe we'll change the schedule plan as we have a colleague on Zoom, and we'll try, if we have the connection, we'll give you the information. But first, Dr. Vincent, as soon as you're ready. So thank you very much indeed. Once again, it's a pleasure to be here. And it is my real pleasure to discuss what we have learned globally and what we could have done better. But that's about the same question. Where are we now in relation to where we were 2 years ago? There is a lot to say, and I could go through these elements one by one. But we preferred to present them in a short article using 4 P letters: preparation, progress, personalization, prioritization. And I'll follow that scheme, speaking first about our problem in emergency rooms and in hospitals in general. Pandemics create different problems than natural disasters, where we can transfer patients to other institutions, and it's brutal, but it can resolve. The pandemics will influence the system everywhere. It will not resolve so quickly, and the personnel will be concerned. So we'll have less people to take care of more patients. We tried to transfer some patients, and we talked about it earlier today. In Europe, we transferred patients from one part of France to another, or even from France to Germany and Switzerland. But I would like to point out that it's not just a matter of beds. We could actually expand the number of beds in our institution as we limited surgical cases, less acute cases. We transformed pediatric ICUs in adult ICUs, etc. We could actually have tents like during the Spanish flu, and that's what they have done in some institutions, like here in France. As we know, in China, they admitted patients to a sports stadium, or they built a hospital very quickly. We were all impressed, me included. And these hospitals looked nice, and it happened also in Russia, or here in the UK, they used a convention center like this one here. So it's not only a matter of beds. In Brussels, we could have used our military hospital, which is empty. But we didn't do that. Because if we have more beds, it will not solve the problem of personnel. And first, material. During the war, people made weapons very, very quickly. We wanted to do the same with respirators, but the respirator companies told us, no, we have sold everything, and sorry, our production is quite slow. We had money from the public to buy respirators, but none was available on the market.
So we used anesthesia ventilators. We ventilated 2 or 3 patients with the same ventilator. And importantly, we found some new ways to assist oxygenation and ventilation. New masks, new CPAP systems were developed in Brussels with the Audi car industry. They produced less cars, and so they had more time to work on that. Or in the UK, Mercedes did it. So it was nice to develop new systems, but sometimes the basic elements were missing, like oxygen. Maybe not here, maybe not in Europe, but in other parts of the world, people sometimes had to fight to find oxygen for their loved one. And even if we have beds and material, we need to have enough personnel, doctors and nurses. So hopefully, as some wards were closed in the hospital, the operating room less active, etc., we could benefit from the support of others. But these others were not always well-trained and specialists enough. In some institutions, not mine, but primarily in the US, they had various teams. Oh, called the intubation team. Oh, called the IV catheter team. And these people were coming just to do the procedures. In our institution, we didn't work like that, but we did not apply the system where everybody helps and I take care of this patient, you take care of that patient. No. Because if the other person is less trained, less experienced, this other patient will suffer. We cannot work that way, bringing other doctors and saying, okay, take care of this patient. No. We need to work in a pyramid way with a specialist supervising the others. I remember one day in our department, we had the head of neurology who came in and said, oh, could I help? Oh, yeah, sure. But we didn't ask him to take care of a mechanical ventilator. He could find his way and help, but not with our favorite instruments that he didn't know so well. And we could get help from volunteers, like in the Spanish flu times, and that's important. Everybody can find a place and help. But we need to consider the difficulties in maintaining hygiene and all the psychological support that goes with it. We need to have some time for discussion. We need to simplify administration. We need to reassure people. We needed nurses for things like this. Before COVID, we already knew that we could put in prone position patients who are in respiratory failure and are not endotracheally intubated. But we learned that in these patients, the earlier the better, but we need to have enough nurses to do that. And of course, at some point, we even did that outside the intensive care units and the emergency rooms on the ward. We were smart to develop systems allowing us to stay in the room without having to go back and forth, in and out. Yeah, we used more ultrasound. Yeah, we used even ultrasound for feeding tubes. We went back to peritoneal dialysis to avoid having to go in and out of the room. So, we learned a lot about space, stuff, and systems. And the industry knows it, actually. So we went to that literature about the 6S management mode, which describes very well how to adapt to a crisis like this. We made lots of progress about the disease.
initially focusing on the lungs and on respiratory function, citing a number of things we could do for respiratory failure, but we soon understood that COVID is not just a lung disease. Some people may say there is a cytokine storm. That's perhaps a bit exaggerated. We may not have to use the word because that created much controversy. We can just recognize that in some patients with COVID, the cytokine levels are quite elevated. In others, not so much. There is some variability in the host response. I found very interesting to see that in some patients, the blood endotoxin levels are elevated. This is in a beautiful publication in Science, and you can see there is endotoxin. What? With the virus? Yes, indeed. Probably coming from the gut. But there is a direct relationship between endotoxin levels and cytokine levels. Isn't it interesting? So, actually, it goes back to a similar condition as in bacterial sepsis. And it's not just a cytokine storm, because the immunological alterations are much more complex and deeper than that. So we could speak about the viral sepsis. That's what we learned. We and others showed at autopsy that we can find viruses in virtually every organ. So according to our consensus from a few years ago, yeah, we can speak about viral sepsis. Sepsis is the organ dysfunction associated with an infection. It doesn't mean it's necessarily a bacterial infection. So COVID-19 is all about sepsis, and we know that there is a significant coagulopathy, endotheliopathy associated with it. So this has been very interesting to look at the endothelium and how the endothelium can be central to the disease. Therapeutic anticoagulation in critically ill has not helped. If you like, our review paper here will come out in the Lancet very soon, where we discuss the use of anticoagulation in this disease. We could even consider inhaled heparin if the lung process is predominant. So, unfortunately, when we go to specific treatment, we have not been very good. And we need to recognize that. The hydroxychloroquine, in particular, created a lot of trouble because Professor Raoult in Marseille claimed that they had the treatment based on a very small study. So from the very beginning in the Lancet here, we said, no, don't do that. Keep the anti-malarial drug for its primary use or for some rheumatoid disease, but not for COVID. And yet, as we know, some authorities say, oh yeah, take hydroxychloroquine and everything will be good. And after a political meeting, you can see the sales going up substantially with the associated risks until we realized study after study that hydroxychloroquine doesn't help at all. So who cares? Well, we do care because this prevented us from testing other medications because we wanted to have a placebo group and patients may not accept it. Look at the number of studies on hydroxychloroquine demanding much effort when there was very little for the other treatments. So when we try to have an antiviral agent, remdesivir, as you know, it has not been found very effective, unfortunately. It's costly, it has side effects.
so that the WHO said, no, don't use it. Remember? But now people want to do the same with ivermectin, which is an anti-parasite agent, very dangerous, and you need to use large doses. So it's a no, 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 unless we have more data for this. And we could go on and on. Plasma, I was in support of administration of convalescent plasma, but we must say that the literature has not been very supportive, except for one single study in patients with very high titers of anti-COVID antibodies, but otherwise it has been negative. So I see the time is running, so I will quickly go over the immunomodulation and what we learned. We only learned that corticosteroids may have a place, dexamethasone, as you know, but even for this, and even with the meta-analysis here, we and others have still some hesitations. The story is not entirely clear. And in the Lancet, you could see here, controversy remains. We need to address uncertainties. And there is also an issue with timing. We need to give it early. Otherwise, it may not be very effective. But then we moved on to anti-cytokine therapies, and especially anti-interleukin-6 therapies, with some trials being rather negative, some being rather positive, but eventually we had the big trial showing that's the recovery trial. We heard about it earlier today, which is clearly a positive trial. For patients having an inflammatory syndrome with high interleukin-6 levels. Interleukin-1 may work, and you have seen this beautiful study just published in Nature Medicine showing that patients having high SUPAR levels, SUPAR is a sepsis marker, anti-interleukin-1 can have a beneficial effect. But we could have tested many other things, and I have no time to discuss all this, but clearly we could have done a better job, especially if we had not spent so much time with hydroxychloroquine. We could speak about purification techniques and the pro and con, and they have been approved by the authorities because they do make sense. But in terms of other treatments, we still have the camostat, navamostat running. We could have recombinant ACE2. We could have estrogens. We know that women had a better outcome than men. Maybe giving female hormones could be good, and there is a good rationale for this. And there are other agents that we could have tested, and unfortunately, we have not had the chance to do it well enough. Hopefully, the platforms from the UK, from Europe, from the US, in part, could actually help to find some therapies, but there is much more to do. So this international collaboration, I think, will remain. And these platform trials will still be used for other strategies in the acutely ill patient, in the emergency room, in the intensive care unit. So the future is clearly towards better patient identification and perhaps adaptive designs that we are now using in the field of COVID and that we will continue to use in other diseases. There's some interesting stuff about genetic factors, but I need to move on to emphasize that even though COVID-19 is a single disease, we need to individualize our therapies. When to intubate the trachea has been a big, big issue, because if you do it too early, there may be some alterations in the lungs and risk of nosocomial infection. If we do it too late, there is a risk of respiratory arrest.
We understood that in the lungs, it's not only RDS. Gattinoni proposed to speak about respiratory failure, type 1 and type 2. We argue that the RDS is just a syndrome. So you can call it RDS or not, it will not really affect very much the outcome. Hemodynamic management has been largely neglected because many people gave diuretics when they saw the chest x-ray. But these patients very often had some degree of hypovolemia associated with the acute disease. And it took months to realize that we should stop giving diuretics early, but rather consider fluid challenges and consider administration of the butamine when there is some myocardial depression. And we and others showed that there may be pulmonary embolism that require appropriate therapy. And finally, there may be a distributive defect associated with sepsis. The last thing is, for the last minute, because I think I am over time, prioritization. Of course, in usual times, we can already lack ICU beds. But when there is a surge like this, of course, it creates ethical dilemmas. We should always use adapted therapy, proportionality of care. We should not start mechanical ventilation in elderly patients, in patients with severe comorbidities. No way. I like this sentence from the lay press of a woman, 90, dies from coronavirus in Belgium after refusing a ventilator and telling doctors, I had a good life, keep this for the younger. And from the beginning, I argued that we will face the problem. Even if we can expand the number of beds, we will not have enough facilities for everybody. So that's what we call distributive justice. And in this context, we need to have appropriate triage. And even with appropriate triage, we need to consider that the ICU is never totally full. Never! Because otherwise it will be the rule of the first come, first served. People arriving earlier would have better chances. And this is clearly unacceptable. So we need to revisit the occupation of the intensive care units and make actually sometimes some difficult choices. And the rule of lottery has absolutely no application either. It's not 2 patients for 1 bed. It's much more complicated than that. So finally, the psychological support we learned the importance of team decisions. And of course, there are many decisions to be made. Why would patients die of COVID-19? That's the question I raised in the Lancet here, saying, you know, we can start mechanical ventilation. Doesn't work, we could start ECMO. It doesn't work with VV ECMO, we go to VA ECMO. Why would patients die? Sometimes we cannot start ECMO because the use of ECMO here may prevent appropriate care for the next patient. So that's not actually acceptable. So all of these are very difficult choices, and who dies of COVID-19 is actually a difficult question because patients may be at the end of their life when they develop COVID-19, and so I invited people to define what the exact cause of death is. Is it really COVID-19 or is it the underlying disease? And all of this needed psychological support for the families, for the patients. I like this little thing in Texas of doctors who put their picture on their chest so that the patients could really see their face. And in some places there was some music in the ICU, but we also needed some help for the team. Remember this emergency doctor who committed suicide after a terrible night in New York City. So we learned more about this as well. We learned so many things, and at the end, we can really be proud of what we have accomplished. We have made progress, and we have seen that in previous talks
And I think I have to stop here, so thank you very much. Thank you. Thank you, Professor Vincent, for this nice presentation and very illustrative. Unfortunately, we have no time for questions, and we have to move forward. We are going to try now to do our Zoom connection with Sagar Galbankar, that is going to talk us about the World Network to respond to COVID. Let us try the connection. This is we are trying the Zoom connection with Professor Sagar. If there is no connection, we can move to the next speaker. Yeah, so we move to the next speaker. Next speaker is Oleg Sekera from Ukraine. Oleg or Anton. Anton, are you going to do the presentation? Yeah, so then the floor is yours. The speaker is different. Anton Bolesovets from Ukraine is going to illustrate us about the features of medical care during the COVID-19 pandemic in Ukraine. Thank you very much, dear colleagues. First of all, good day, dear friends. I would like to express my deep gratitude for our organizations and personally ourselves, me and Professor Shekera, to Emergency Physicians Association of Turkey and Professor Basar Cander for wonderful opportunity to share our experience, gain new knowledge, and meet new friends. We all knew what COVID-19 is. It is obvious that someone will call it a virus, and they will be correct. Someone would call it a catastrophe, something like a catastrophic pandemic problem, and they also will be correct. But I would like to say that COVID-19 is more than this problem. It is rather like a war. More to say, it's a third world war. But because only problems so hard and so complex could unite all nations throughout the world and defeat it. We all holding hope for the better. We are trying to believe the promises of WHO. We are all trying to inspire the fickle flame of hope in our hearts. But hope relies for now for vaccination and collective immunity. Plus, I would like to add here a third element. It is virus itself. Because when it becomes less lethal, less deadly, less spreading, only then we will be able to defeat it. For sure, you are a bit tired from all of dry statistics, different maybe factual information. So, if you don't mind, I would like to tell you a tale. A tale about ignorance, heroism, and hope. A tale of COVID-19 in Ukraine. You see those numbers on this presentation, and let me assure you, they are all lies, because they were truth only when we created this presentation, and for now, our situation is much more dire, much more grave. When I left the country, it was yellow zone. We all knew that any possible divisions of level of danger goes like green is good, red is bad. But we must admit that these levels could not save us from spreading of disease. So, let me start from element of ignorance.
Ignorance of our government, ignorance of our doctors, and ignorance of our common people. We did not know how to treat COVID. We did not know how to protect ourselves. That's why we were afraid. The fear gave the birth to the war criminals, disinformation spreaders, and our efforts to fight the ignorance and disinformation were quite futile. We are trying to create different infographics. We are trying to speak with people, speak with our patients, but their fear clouded their minds. The second part, which I'd like to tell about, is a part of a heroism of our doctors. First of all, I'd like to say that the burden, great disadvantage, and great danger for our doctors is a very serious and very grave situation. Our doctors were poorly protected, poorly paid, poorly respected by those whom they save. But nevertheless, they help people. They saved lives. They sacrificed their own lives. Nearly of 20% of our doctors, 20% of casualties from COVID in Ukraine were doctors. We're trying to protect ourselves. We're trying to hardly work for this help for the people. But nevertheless, this hope was not enough. To be honest, I'd like to pass some slides, and I'd like to come to the third element. Yes, this is a war chronics for us. This is the photos of our doctors. Some of them are not alive right now. And you may see that the statistics for the death of the doctors is quite dire. The third element of my tale is hope. For now, we're placing our hope for the vaccines. We have a lot of them right now in Ukraine. We have enough of them. But we do not have faith in them, which makes our efforts quite futile. We have a plan of vaccination. It includes different stages which allow us to help our people, to protect them, and give a possibility of vaccination to all of our population. But the main problem is those war criminals, those distrust, those fear. People do not understand the way vaccines work. People do not understand how they will help them. And it is a main problem. That's why, for now, a great part of our hope relies on cooperation, on mutual help and learning, on sharing knowledge and experience. And I feel a deep gratitude to Professor Basar Jander for inspiring that hope. There is a famous sentence: united we stand, divided we fall. Let us unite our efforts, our knowledge, our power. And if we do so, we will win this war. We will prevail. Thank you. Thank you. Do you have any questions? I've got one. How is the situation now in Ukraine, in your country? For now, we have quite dire situation because when we left a country, it was nearly of 2 million infected in general. For now, it's 2.5 million in general. Plus, every day we have grown statistics in case of illness of COVID. It is like 80,000 per day, 400 deaths per day. It despises the level of vaccination because for now we have only 15% of our population vaccinated. We're putting great effort to vaccinate our doctors, our policemen, all people on whom society relies, whom are needed for functionality of society, on poorly protected people, on vulnerable people like elder people, yes. But for now, our vaccination is backstaged a bit because it
because of this enemy, because of this ignorance. People are afraid, and we're trying to relieve them from this ignorance. We're trying to educate them, but this is a long-term war. Thank you. Do you have any questions? So thank you so much. We're moving for the next speaker via Zoom. We hope that we will have our colleague for the Zoom conference. We try to join our colleague. Hello, hello, yeah, it's ready, good. You introduce? That's mine. So on the Zoom, it's the World Network to respond to COVID. So Dr. Galwan Nakar, you are on the line. We can not see you for the now. It should be coming in a few minutes, in a few seconds. Can you hear us? Yes, I can hear you. Great, great. You have 15 minutes. It's your time. Thank you. Very much. Can I share my screen, please? Is my screen visible? Is the screen visible? Yes, it's okay. You can go. Good evening, everybody, from our friends in Turkey, and this is morning in America. I wish I could be there with you all, but you know, COVID has put a lot of restrictions on us. I'm very thankful to EPAT to invite me, and I eagerly look forward to this meeting every year. We have been in close touch with the EPAT team as we develop the COVID protocols to the World Academic Council of Emergency Medicine. My talk for today is the World Academic Council of Emergency Medicine's response to COVID-19 and how did we respond to it. My disclosure, I am the Executive Director of the World Council. I'm also Associate Professor at the Florida State University Emergency Medicine Residency Program. I head the Director of Research in Emergency Medicine, and I'm a staff physician at the hospital. I have no other commercial affiliations. My talk begins with bringing to you all the greetings from the members of the World Academic Council of Emergency Medicine, which brings together academicians across the world to innovate in emergency medicine. I call it a melting pot for innovation. It's a coalition of academicians and academic institutions. It's totally apolitical. It focuses on emergency sciences. It was founded in 2015. It holds the annual World Congress of Emergency Medicine. The 2018 meeting was held in Qatar, 2019 was in Dubai. Last year, we did it virtually. We focus on patient-centered education, patient-centered research, and patient-centered clinical care. Our focus is also to churn out science, which becomes knowledge. Hence, we do a lot of publications and we promote academics and academicians and academic institutions 24/7. The framework is emergency sciences for the World Council, hence it's emergency medicine, trauma, acute medicine, critical care, injury prevention, public health policy, and we work with students, residents, physicians, paramedics, nurses, and policy makers. So it's a complete compendium of the science of emergencies. What did we do when COVID struck? So it's been going on for 2 years, our response. It revolved around the 4 fundamentals of I. That means it's all on us. One was interaction. We brought leaders together. Innovation. We created protocols and models of care. We disseminated information. And we integrated technology and process management into the development of our protocols. This is our blog address. For the last 83 weeks, non-stop, every Saturday, the experts from around the world meet at 8 p.m. US time, so across the world, including EPAC. Till date, we have had over 5,000 attendees. And this has led to landmark publications, which have won a lot of recognition across the world. Our COVID primer was published way back when the COVID pandemic struck. It is a 42-page document with experts around the world for all data concerned with COVID, its science, its response, its pathology. It was the only primer
ever published with a complete information in over 200 references in COVID-19. That was our first publication. Then we focused on the patient journey. So when a COVID patient comes to the emergency department, it has to get triaged. It has to be cared in the emergency department, and then it has to be disposed either to ICU, to the floor, or home. So we tackled each problem with a collective wisdom across the world. And we came up with the silent hypoxia algorithm as to how in the triage would you demonstrate silent hypoxia. This algorithm was developed after intense meetings or Saturday conferences, which deals to the evaluation of silent hypoxia in the triage. Next was coming up with the ventilator sparing protocol. As we all know, initially everybody was being put on a ventilator, and we needed to come up with a ventilator sparing protocol. This protocol was used in the state of Kerala in India, and it won the award for the minister. We did huge training programs based on these protocols, and it was called the ventilator sparing protocol. It was step-by-step approach, and it was appreciated across the world. Every step on how do you tackle hypoxia and which patients would really need the ventilator. So unnecessary ventilation could be avoided. It was published in the International Journal of Critical Illness and Injury Science. The third most important paper was how do you tackle patients with hypoxia who you send home on oxygen? Very unique situation. Home monitoring system of hypoxic patients who go with pulse oximeters or home oxygen. How do you tackle that? We came up with that protocol, which was published in the Journal of Family Medicine and Primary Care. These papers are all in PubMed. This pandemic gave rise to telemedicine and the whole system of using telemedicine very cleverly. But telemedicine is not just opening a video and talking. There are a lot of framework issues in telemedicine when you have to incorporate it in a patient-doctor interface. And if telemedicine is going to become a culture, then it has to be incorporated around a particular pillar, in a particular model, by a particular process. It just cannot be a video audio conversation. And then when we started thinking about the science of telemedicine, we published our first paper way back in 2020. And last week, our landmark paper with the World Health Organization came out on the framework of using telemedicine technology at healthcare institutions. It's again available on PubMed. It'll soon be, it's just 2 weeks ago. You can get the full article on how do you incorporate telemedicine into healthcare institutions as a culture of telemedicine. Right now, we are using telemedicine as a crisis telemedicine. We need it, so we use it. But how do you make it a culture? And there's a framework for that. As we know, we are battling or waiting for the third wave, and it's anticipated that pediatric patients will be the most affected. Recently, I had a lot of deaths in India, so we were called upon by the WHO Collaborating Center to come up with a preparedness toolkit, which we prepared, which was published. And it's a very exhaustive toolkit on how to equip and be ready for COVID-19 when it comes to pediatric patients. This paper was appreciated across the world. This was made to the front cover of this landmark journal called Shock, where the World Council experts discussed the creation of the COVID flu model, combining the COVID and the flu together and mapping the immunological pathways, which led for us to recommend strongly that a COVID vaccine and the flu vaccine should be given simultaneously. Both complement each other. So you cannot leave out the flu vaccine. An aggressive flu vaccination program should be a part of the COVID vaccine strategy. And this was appreciated and accepted. And in fact, it's become common practice in the US now. Across the world, we saw the collapse of the supply chains. The supply chains for PPE, the supply chains for ventilator collapsed. We are living in an era where we need to biosecure these supply chains. Our landmark paper on the supply chain management, which could restart the economy of COVID, was also published through this group.
which was downloaded many, many times. Again, it's available on open access. We discussed about how the impact and what recommendations we could do to decrease the supply chain. One of the most important papers after the COVID primer was our blind spots paper. It really brought to light all the challenges we faced in handling this COVID pandemic. Where did we fail? What happened? And what could have been avoided? And what lessons could we learn from our blunders? Beautiful paper. We worked on it for nearly 3 months and it was published. It was the American College of Academic International Medicine, which collaborated with the World Council to come up with this paper. Another recent paper which came out 2 days ago in the Western Journal of Emergency Medicine is our EMERGE Network, our Emergency Medicine Research Network paper led by Mahajan, where we discussed about the responses of emergency departments across the world. So what you have seen in the last few slides is our concentrated effort to bring experts together to not only tackle the basic science aspects of immunology, but also the triage situation, the ventilator sparing algorithm, the discharge situation, the blind spots, that means the failures, and also the complete information about COVID, and using also a focus on technology of telemedicine. So here, as a World Council, we focus on all the major areas, and our collective wisdom of brilliant people is what sets us apart. We led to the creation of this model called improvised patient care journey, where we flag it a patient in the triage, we have a goal-directed care towards the patient, and we have disposition, which is vigilant. That means we follow our patient, and it's policy-driven. Who can be admitted, who can be discharged, who goes on the ventilator. So in the end, what WASM delivered was translation and transformation, whether it was basic science, clinical medicine, public health, leadership, collaboration. We continue to do our education by our Saturday meetings. We continue to do our research at our centers. We improvised patient care with our algorithm. We incorporated the telemedicine technology, and we professed quality practices, keeping in mind that we respected the academic sovereignty of nations. So every nation responded separately. We didn't call anybody out. We included age, gender, specialty, students, health workers, physicians, administrators. Everybody welcome to our meetings, and we do these meetings every Saturday. As I speak, a new variant of COVID is taking shape, and we should be worried. Every new variant comes with new challenges. I invite you all to WASM 2021, which will again be held virtually, but this time hosted by India, as India celebrates 75 years of independence. As you can see, it's also being endorsed by the WHO Collaborating Center. And it will be held from 10th to the 19th of December. I invite you all to submit abstracts, attend, or even speak at our meeting. If you can go to our website, will be up in this week, and you could be a speaker there. I thank my very good friend and my co-founder of the World Academic Council of Emergency Medicine, Professor Basha, who continuously works with us on these scientific algorithms, a very focused leader and a very magnanimous leader indeed, who bridges gaps and builds networks. I thank you all at EPAT for giving me this opportunity. I wish I could have been there with you all, but maybe next year we'll be there. And I invite you all to WASM 21 in December virtually. Thank you very, very much. This is my email and my Twitter handle. Thank you, Dr. Galbanka, for your presentation and for being on time. I think we have at least time for one question, and I know that my colleague Eric has prepared a question for you. Do we have a word question? I just one. Can you hear me? Yes, sir. Yeah, just a question about the role of telemedicine. Did you use telemedicine a lot, and what kind of patient do you think are the better for the use of telemedicine? Fantastic question. Telemedicine, sir, if you look at the concept of telemedicine, telemedicine in COVID has been like a leapfrog. We never used telemedicine. We always liked the patient-physician contact. But in COVID, what happened was crisis telemedicine. That means we had to use telemedicine. Everything was shut down. But now when we transmigrate from the crisis telemedicine, culture telemedicine, there's a huge focus on how do we really make it a culture. That means it has to have the pillars of accountability, maintenance of patient data. How far can we go for
in telemedicine? Can we do examination? Can we do just a visual? What is allowed? What is not allowed? What judgments can we make just on a telemedicine exam? What is a first encounter exam? What is a follow-up exam? What is an assessment exam? Different strategies, different models, and the pillars of accountability. Is that patient data recordable? Is there going to be a digital data also along with the audiovisual data? How are we going to assess the speed at which we see those patients? How do we assess quality? How do you do quality control when you use telemedicine? So these are the huge frameworks which we have to, and patient confidentiality, because again, it's an audiovisual record, are to be used. So we use telemedicine, but now, apart from use, the scientific academic community is more focused on evolving this around a framework which is quantifiable and improvisable. So that's where the academic focus is now. Thank you. Thank you for your answer. Now it's time to move to the next speaker. I have the pleasure to introduce Dr. William Halakoglu, that he's going to report about the situation in the United States. Please, the floor is yours. Good afternoon, or should I say good evening. İyi akşamlar. İsmim Birol Halaçoğlu. 14 yaşında Amerika'ya gittim. Orada acil bölümünde doktorluk yapıyorum. Amerikalıların Birol Halaçoğlu demesi çok zor olduğu için bana Bill demeye başladılar. Bill de William'ın kısası olduğu için o takıldı gitti. Aslında ismim Birol Halaçoğlu, %100 Türk. I was asked to give an update in the United States on COVID cases. I practice in 2 states in the U.S. My main practice is in Detroit, Michigan, which is a state in the north section of the country. I also practice in Las Vegas, in Nevada, which I'm sure you all know about. You've been to Las Vegas probably at one point or want to. If you haven't, I would definitely recommend visiting it at least once for ASAP, if nothing else. These statistics were taken from CDC website, and they're up to date as of October 14th. There's been 44.8 million cases in the US, and about 723,000 people have died. I'm sure that number is probably increasing by the day. The states with the most common infections are California, Texas, Florida, New York, and Illinois. Most of the bigger cities are in those states, and Florida has a large number of retirees, older people, and they tend to be more infected. Worldwide, there's been about 220 million people and about close to 5 million deaths in this as of October 14th. As far as vaccinations go, United States is very active in vaccination, making progress every day. At least 218 million people have received at least 1 dose. That's 65% of the US population as of yesterday. And fully vaccinated people are about 188 million, 56% of the population. And these vaccines are administered to all citizens above the age of 12 years old. Ages 18 and higher, 176 million people have been vaccinated. Elderly over the age of 65, 46 million fully vaccinated, and that's about 85% of our population for 65 and older. And 8.9 million, as of yesterday, have received booster vaccination, which is a 3rd vaccination of Pfizer. Also, FDA approved Moderna. I don't know if Moderna is available in Turkey or not, but Moderna is probably as popular as Pfizer vaccine, BioNTech vaccine in US. And yesterday they approved half dose as a 3rd dose, but it has to go through a couple more procedures before it can be administered. As you can see, we're getting close to herd immunity, which is usually 70% of the population either vaccinated or have had contact with the disease.
our experience shows that the vaccine is very effective against variants of COVID. Studies in the United Kingdom and South Africa shows 97% effectiveness against alpha and beta variants for severe illness and death, and 88% for Delta, and that came from India. Inactivated Chinese vaccine, CoronaVac, was only approximately 50%. So even though we're making progress with the vaccine, there's still a lot of questions that we need to answer. How long will the immunity last with these vaccines? And what's the role of the third vaccine? Is it really necessary or not? These are questions to be answered probably in the next few years. There's also questions that come up about pregnancy and lactating women and children, whether vaccination is safe or not. Pregnancy and lactation, COVID increases the risk of maternal and perinatal morbidity and mortality by quite a bit. And COVID study shows that pregnant women in 18 countries had increased risk of preeclampsia, ICU admissions, and maternal mortality. And babies were also affected by preterm labor and perinatal mortality during birth. Pregnant women generate actually a better immunity when they receive the vaccine than the natural cause. And they appear to be safe in pregnancy so far, although data is pretty limited on this. Vaccine adverse reaction studies show that data appears to be consistent with general population, 86.1% live birth, 13.9% pregnancy loss, and 9.4% preterm birth. And that's same as the general population. Formal guidelines for pregnancy. American College of Obstetricians and Gynecologists recommends that pregnant individuals have access to the vaccine. CDC also recommends pregnant patients to receive COVID vaccine. Also for lactating individuals and it should be administered to lactating individuals just as non-lactating females. There's a lot of myths about vaccines in the US. I'm sure the situation is the same all over the world. One of them is vaccines alter your DNA, so people don't want to get it. But the fact is that mRNA vaccine do not alter DNA. It only penetrates through the wall of the cell. It never goes to the nucleus. And the DNA vaccine from J&J enters the nucleus, but it doesn't change the DNA genome. There's also a myth about a protein spike. I don't really know what it is. I never understood it. Some people ask me about protein spike being bad for you. You can get a protein spike from a protein shake, so I'm not sure what the controversy is on that. And vaccines are not made from aborted fetal tissue. Higher antibody levels actually come from vaccination than natural infection. One thing is clear, that COVID vaccination is the most effective therapy we have right now, so I would encourage everyone to emphasize to your patients that vaccination is good. I know there's a shortage of vaccine in Turkey, but when it does become available, people reject it. Please emphasize how important it is to get vaccinated. It's been proven to be effective for death and serious hospitalization. And I thank every one of you for fighting COVID in Turkey. I do have a couple of comments to make. As you know, when COVID came out, everyone was surprised by it, and we actually didn't know what to do. Last year, when COVID hit US between March and July, we had so many cases that we really didn't know how to treat. And I intubated several patients in ER and never went to ICU. They ended up dying in our department. But when the second wave came last May, June, I think we learned a lot and we did a much better job. First thing we did was patients that we ruled out serious illness,
by doing either CAT scan of their lungs and doing other tests. We set them up with home oxygen. If their pulse ox was less than 94% and higher than 88%, we put them on 2 liters of oxygen. We had 2 companies we contracted. They actually came, they sent representatives to the hospital emergency department. They set them up with oxygen, and we sent them home with a pulse ox, and they received oxygen by this company every day. Of course, the insurance company paid for it. We kept them out of the hospital, and majority of those patients did well on their own. Some of the higher risk patients, we gave monoclonal antibody infusions and did the same thing, and they did well also. High risk patients that have COPD or heart problems. Our goal was to keep them out of the hospital and treat them at home, and that really worked. We still have COVID cases, but as of yesterday, I practiced in a 70,000 volume ER, and our ICU only had 1 COVID patient yesterday, about 9 COVID patients total. So we're making progress treating COVID patients and keeping them out of the hospital. But the problem we have right now is we still have a lot of patients in the ER that are waiting for a bed because we don't have enough nurses. Healthcare workers in the US either quit or they were laid off when the patient volumes went down in the hospital. So the biggest problem right now we're facing is actually lack of employees, nurses, phlebotomists, radiology technicians. Some of them are refusing to come back. Others have found other jobs. And we have 350 beds in our hospital, and 2 floors are closed because we don't have enough nurses to care for the patients. So that's one of the problems we have after related to COVID. But hopefully that'll be resolved soon. And hopefully with vaccination and the treatment that are coming around, we'll get over this. Thank you. Thank you. Do we have the time for a quick question? Because we are Türkçe'de sorabilirsiniz. No question. So I would like just to end with Luis Castrillo. He has some words to say about the COVID situation. Thank you, Eric. It's going to be very short. It is just because we are ending this series of COVID presentations, and I don't want to end this without having a thought for all our colleagues that have been taking care of us. Unfortunately, some of them, they passed by. They have been suffering, not only them, also their families. So let us keep them in our memories and our respect for all of them. Thank you for this. The session is over. Thank you, all of you, the speakers especially, and those who have been attending to these very interesting presentations. Thank you again. Oturumunda ben de bir 2 Acil kompleks desteğinin COVID-19 hastalarında etkinliği üzerine yaptığımız bir çalışmadan bahsetmek istiyorum sizlere. Atatürk Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. İlk olarak başlığımızda da adı geçen 2 Acil kompleks nedir? İlk olarak ben bunu anlatmak, bunun ne olduğunu tanıtmak istiyorum. 2 Acil kompleks adı üzerine bir kompleks. Burada 4 tane maddeden bahsedeceğiz. Bu maddelerin çeşitli oranlarla elde edilmiş bir karışımı. 2 Acil kompleks içerisinde ilk tanıtacağımız preparat kuşburnu ekstratı. Bildiğimiz bir ürün, ülkemizde her yerde hemen hemen yetişen bir ürün. Şimdi bu kuşburnunun özelliği bizim için gülgiller familyasından yüksek düzeyde C vitamini içermesi bizim için önemli. Ek olarak B ve E vitamini içermekle beraber asıl etkinliğini yüksek düzeydeki C vitamininden almakta. Ek olarak doğal şekerler, organik asitler, çoklu doymamış yağ asitleri, fenolikler ve uçucu yağ bulunmaktadır. Bu kuşburnu esansiyel yağ olarak da alkol, monoterpen ve seskiterpenlerden oluşmaktadır.
İkinci ürünümüz ise kara bamya çiçeği ekstratı. Bu hibiskus sapta rifa diye Latince isimlendiriliyor. Hibiskus dediğimiz zaman zaten aklımızda bir şey uyanıyor zaten. Bu hibiskus bizim ekranda gördüğünüz ürünümüz. Aslında çiçeği bu şekilde, meyvesi de bu şekilde. Hibiskusla ilgili ülkemizde bir nar çiçeğiyle ilgili bir benzetme var. Bu bir nar çiçeği değil. Yani ülkemizde yetişen bir nar çiçeği değil. Bu bitki genel olarak Batı Afrika'ya özgü bir bitki. Ülkemizde nar çiçeğiyle karıştırılmakta ama aslında bir ilgisi ve alakası bulunmamaktadır. Hibiskus doğal gıda renklendiricisi olarak kullanılmakta. Ülkemizde ise bu preparat genellikle bamya çiçeği olarak bilinmekte ve birçok çay çeşitlerinde, çayların içerisinde bulunmakta. Özellikle bu piyasada satılan bitkisel çaylarda renk vermesi için kullanılan bir preparat. Bamya çiçeği olarak ben baktığım zaman birkaç firmada gördüm bunu. Bitki çaylarına demlendiğinde kırmızı renk vermek için kullanılıyor. Ama bu bildiğimiz bamya değil arkadaşlar, hibiskus. Hibiskus'a baktığımız zaman ise PubMed'de 1500 tane çalışması var. Aslında hibiskus da ciddi bir potansiyele sahip, genel bir bitkisel ürünlerde olduğu gibi. Çünkü özellikle antosiyonu ve polisakkarit ve organik asitler gibi fitokimyasallar açısından zengin bir bitki. Özellikle hipertansiyon, hiperlipidemi, obezite, kanser, kronik karaciğer, böbrek rahatsızlıklarında ve özellikle dejeneratif ve enflamatuar hastalıklarda kullanılmış. Bizim için önemli olan kısmı ise antibakteriyel ve antiviral etkinlik gösterilmiş bir ürün. Diğer ürünü içerisinde bulunan diğer ürünümüz ise sater ekstratı. Bu karabaş kekik, kara kekik, sater, zater, zahter isimleriyle bilinen kekik. Bu kekik su buharı ile damıtıldığı zaman elde edilen kısmına kekik yağı, altta kalan kısmına ise kekik suyu deniyormuş. Bu kekik yağı aktif olarak kullanılıyor. Bu kekik yağının içerisindeki aktif ürünümüz ise karvakrol. Yani kekik yağının içerisinde karvakrol, gamma terpinel, PSMN ve timol bulunuyor ama asıl bizim için etkinliği olan bu preparata katkısı karvakrol üzerinde. Karvakrolla ilgili de gördüğünüz üzere 2200 tane çalışma var. Son dönemlerde birçok etkinliği kanıtlanmış ve özellikle yine son yıllardaki çalışmasının artmasını göstermek istiyorum. Bu ülkemizde yani yurt dışına birçok çalışma olmasına rağmen burada kaymış bu Tarım ve Gıda Bakanlığı'nın şu ekranın sol tarafında gördüğünüz Tarım ve Gıda Bakanlığı'nın bir yayını var bununla ilgili. Ülkemizde de çok miktarda yetiştiği için özellikle bu zahter Güneydoğu'da daha çok kullanıldığı için de birçok preparatta yani günlük yaşamda kullanıldığı için Gıda ve Tarım Bakanlığı bunu onaylamış kullanımını. Burada antibakteriyel etkisinden bahsediyor. Soldaki slide bir şekilde kaymış, onu gösteremedim size. Bitki özütlerinin DNA koruyuculuğu aktivitelerinde ve Stenophomonas maltophila'nın üzerindeki antimikrobiyal etkisi var. Ülkemizde çok fazla miktarda bununla ilgili çalışma yapılmış. Çok fazla bizim bildiğimiz, bizim kullandığımız, bize biraz daha baktığımız zaman özgü bir bitki diyebiliriz. Çok zamanda herkesin evinde kullandığı bir ürün. Kudaba ekstratı Helicerium ailesinden ismimiz biraz söylemesi zor olduğu için ölmez çiçeği olarak isimlendireceğiz bundan sonra. Ölmez çiçeği. Ölmez çiçeği de ülkemizde yetişebilen ve bahçelerimizde daha çok yani yazda, doğada görebildiğimiz bir bitki. Buna baktığımız zaman ölmez çiçeğinin içinde birçok madde var ama asıl etki bizim bu preparatta geçen kuarsetin. Özellikle Covid-19'dan sonra çok sayıda tanısı oldu, çok sayıda bilinmeye başladı. Bu Helicerium dediğimiz zaman 316 makale çıkarken kuarsetin dediğimiz zaman 21.900. Şu an muhtemelen bu 22.000 olmuştur. Yine buradaki tarihlere dikkat çekmek istiyorum. 2022'de ne kadar çoğaldığını, ne kadar arttığını. Kuarsetin madde olarak Covid-19 ile bizim hayatımıza girdi. Birçok yerde kullanımı var. Daha önceden de defalarca kez başka alanlarda çalışılmış. Kuarsetinin mucize molekül olarak değerlendiriliyor. Çok ciddi bir immün Bununla ilgili diyabet, tansiyon, kanser hastaları üzerinde ciddi bir çalışmaları var. Covid-19 ile beraber antiviral etkinliği kanıtlandı.
Ve en son çok ilgimi çeken bir çalışma olarak analjezik etkinliği üzerinde de bir çalışması var QAR setinin. Biz de geri çalışmamıza dönecek olursak 2-atisito kompleks nedir? 2-atisito kompleks bu size anlattığım moleküllerden oluşan bir kompleksi verilmiş bir isim. Görüldüğü üzere belli oranlarda karıştırılmasıyla elde ediliyor bu. Mililitresindeki 3.42 gram gibi. Buradaki işte karabarmet çiçeği 3.14 gram gibi mililitresinde saflaştırılarak elde ediliyor. 2-atisito kompleks patentli bir ürün. Takviye edici gıda olarak onayı vardır Gıda ve Tarım Bakanlığı'ndan. 10 mg içerisinde 3000 mikrogram 2-atisito kompleks bulunmakta. Kullanım şekli ise 3x2 ölçek şeklindedir. 2-atisito kompleks ile ilk bizim tanışmamız COVID-19 hastalarında böyle bir molekülün olduğunu ve bunun COVID-19 hastalarında kullanılabilir mi diye bir yola çıktık ve makale olarak yayınlanan bir klinik olarak ispatlanmış etkinliğini sunmak istiyoruz. Yola çıkarken dediğimiz gibi 2-atisito kompleks şurubun COVID-19 hastalıklarında takip edilen klinik, laboratuvar ve PCR negatif süresi üzerinde etkinliğini test etmeyi amaçladık. Tek merkezli, prospektif, randomize kontrollü bir çalışma. Bu COVID-19 PCR pozitif tanısı alan sağlık personelleri çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmamızın da etik onayı Atatürk Üniversitesi'nden alınmıştır. Çalışmamızda Eylül 2020 ve Eylül ve Aralık 2020 tarihler arasında enfeksiyon hastalıkları polikliniğinden alınan PCR testi pozitif çıkan 150 hasta çalışmamıza dahil edilmişti. Bu 150 hasta tamamen sağlık çalışanlarının oluşmakta idi. Çünkü o dönemdeki ulusal rehberimiz ancak buna el veriyordu. Çünkü 7 gün sonrasında bir PCR testi normal halktan alınmıyordu. O yüzden 7 gün sonra sağlık çalışanları eğer PCR testi negatif ise işlerine dönebiliyordu. O yüzden çalışmamızı dizayn ederken sağlık çalışanlarını aldık. 75 hastaya o zamanki Sağlık Bakanlığı'nın uyguladığı rehber doğrultusunda tedavi planlarken diğer 75 hastaya ise 2-atisito kompleks tedavisi eklendi. Uygun bir şekilde bilgisayar programıyla kime ne verileceği randomize edildikten sonra. Hastaların laboratuvar parametreleri, klinik seyre, PCR'ın negatifleştiği ilk günler karşılaştırıldı. Çalışmamızda daha önceden bilinen bir komorbiditesi olan oda havasında arter kan gazında PO2 bölü FiO2 oranı 300'ün altında olan hastalar ve 2-atisito kompleks içeriğinde herhangi bir alerjisi bulunan hastalar dahil edilmedi. Sonuçlara bakacak olursak her iki grubunda aldığımız hastalardaki yaş ortalamamız benzer. 2-atisito komplekste 30 iken kontrol grubunda 29. Hastaların %53'ü 2-atisito kompleks grubunda %53'ü erkek iken kontrol grubumuzda %57. Bu da çalışmamızda yaş ve gruplar arasında bir istatistiksel bir fark olmadığını göstermekte. Bizim asıl çalışmamızla ilgili vermek istediğimiz tablomuz burası. Şimdi bu tablomuzla ilgili özellikle birkaç tane noktamız var. Özellikle lenfosit sayısı. Lenfosit sayısında anlamlı bir şekilde 5. günde kontrol kanları alındığı zaman anlamlı bir şekilde yükseldiğini, başvuru anında 815 iken bunun 1238'e yükseldiğini, kontrol grubunda ise benzer 785'e 938 olarak benzer kaldığını görmekteyiz. Lenfosit sayısının anlamlı bir artışı var ve asıl bizim açımızdan önemli olan tespitlerimiz SRP, D-dimer ve ferritin. Neden bunlar önemli? Bu dönemde bizim COVID dönemine daha çok hayatımıza giren stokin fırtınasına doğru bir gidiş anlamı taşıyor. SRP'leri 38'lerden 5. gün 10'lara düşerken kontrol grubunda 14 olarak tespit edildi. Bu da istatistiksel olarak anlamlı idi. D-dimerlerimiz 995'ten 217'ye düşerken bu grupta 376'da. Ferritinimiz 794'ten 280'e düşerken kontrol grubunda 796'dan 314'e düşmüştü. 2-atisito kompleksimiz 5. gün kan tablosunda anlamlı derecede bizim için önemli olan parametrelerde düşme sağlamıştır. Klinik olarak da 2-atisito kompleksi değerlendirme için çalışmamızda devam ettik. Ateş şikayetleri 2-atisito kompleksi 64 hastada varken kontrol grubunda 69 hastanın ateş şikayeti vardı. Ateşin devam ettiği gün sayıları bu yanda yazanlar 3.2 gün ortalama ateş 2-atisito kompleks grubuna devam ederken kontrol grubunda 7.4 gün gibi üst bir sayıda kat bir sayıda
etkinlik iki ateşli kompleks tarafından gösterilmiş. Baş ağrısı olarak bakarsak yine benzer hasta gruplarında çalışılmış. 2.4 gün ve 3.2 gün gibi yine istatistiksel olarak anlamlı. Halsizlik iki ateşli kompleks grubundan daha kısa sürede geçmiş. Tat koku kaybı, ek kas, eklem ağrıları da aynı şekilde iki ateşli kompleksimiz daha etkin bulunmuş. O alan grup. PCR pozitiflik süresi burada 7.1 sayısı var. Çünkü Ulusal Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen COVID rehberinde sağlık çalışanların 7. günde test yapılabiliyordu. Bu 7. gündeki teste göre biz baz aldık ve PCR'larımız o yüzden ilk 7 gün yani çıkıyor. Kontrol grubunda ise 9 gün. Yani PCR pozitiflik sayısında da anlamlı bir düşüş sağlamıştır. Klinik çalışma sonrası biz bu çalışmayı kendi ilimizde ve bölgemizde ciddi anlamda herkese uyguladık. Ben kendim de evde böyle kendimi kötü hissettiğim zamanlarda kullandım. Zeynep hocamız COVID olduğu dönemde kullandı. Biz bu hastalarla ilgili valimiz, hani Erzurum valisine, Erzurum Belediye Başkanı'na, İl Sağlık Müdürü'ne ve birçok işte genel müdür seviyesinde iyiliğin önde gelen kişilere COVID olduğu zaman ciddi anlamda kullandık ve ciddi anlamda bununla ilgili geri dönüş sağladık. Kendileri de bize her seferinde bununla ilgili çok teşekkür ettiler. Özellikle bu tam ilk pozitif çıktığı andan itibaren ciddi bir kullanım indikasyonu doğdu. Bu konuyla ilgili ciddi, olumlu geri bildirimlerimiz oldu. Çalışmayı yapan arkadaşlarıma da bana destek olan teşekkür ederim. Evet. Abdullah Hocam biz teşekkür ediyoruz. Gerçekten COVID dönemine damga vurmuş bir ilaçtı. Ben kendim COVID olduğumda kendime ve aileme kullandım. Birçok hastamızda da Abdullah'ın söylediği gibi içlerinde işte yakinen tanıdığımız insanlar vardı veya bir takım nedenlerle bu ilacı başladığımız insanlar vardı. Çok olumlu geri bildirimlerini aldık. Gerçekten buradaki bundan da önemli bir yayın çıktı. Buradaki tecrübemiz çok önemli. İnşallah ilaç sadece COVID'de değil, immünitenin güçlendirilmesini istediğimiz birçok durumda bize destek olacak diye düşünüyoruz. Ama COVID'in güncelliğinde ciddi mahiyette bir deneme imkanımız oldu, ciddi bir tecrübemiz oldu. Bu anlamda hem Almedico ilaca teşekkür ediyoruz. Bu geç saatte buradayız, hepimiz bu ilacı konuşuyoruz. Hem de Abdullah Hocama değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Soru veya katkısı olan yok herhalde. Tamamdır. Soru veya katkı yoksa kapatabiliriz oturumu. Teşekkür ediyorum. To the third day of the Scientific Session Congress, EPAT. On behalf of the EPAT Scientific Committee, I welcome you all. And it's my pleasure to introduce you Dr. Zeki Atlesi. He's an emergency physician from East Sussex Healthcare, NHS Trust. He'll be speaking about point-of-care ultrasound in shock. Over to you. Good morning, everyone. Thank you, Sernat, for a nice introduction. It's a little bit early on a Saturday morning. I hope you are enjoying yourself as much as I do, as we do. I am delighted to be here, in my own home country and in Antalya, in a beautiful place. And I would like to thank, obviously, to our president, Professor Bashar Jander, and his team, to invite me here and to organizing such a beautiful event again after all this COVID issues and challenges. I have to start because we have got very little time. I've just been asked to talk about ultrasound, using ultrasound in basically undifferentiated shock. My name is Zeki Ateş, as you can see, and as
my name suggests, I'm originally from Turkey, but I left Turkey about 40 years ago and went to Germany to study medicine and then worked there. And after that, I went to England to learn English, and then I stayed there because of basically creating a family. Thus, the place is Eastbourne District General Hospital. That's the place where I work. It is a smallish hospital, but we see around 300 patients a day. And but we have got 3 hospitals under the umbrella of the East Sussex Healthcare Trust. Eastbourne is a place where basically this resort that we get lots of pensioners and elderly people in summer. For us, is also summer is a high season, not just winter. And the Beachy Head in Eastbourne is very famous for like a suicide spot. And that's the place where I live, is Brighton, is on the south and on the coast, just very close by London, and it's called London by the Sea. What the objectives are about this ultrasound, using ultrasound in undifferentiated shock in emergency room or obviously in critical care. And what we will do is just mainly talk about the protocols, and I will just give you highlights of the most used protocol or modules. And I would like to declare that I don't have any conflict of interest. I show you just the causes of shock. And this slide is a very busy slide, just showing basically that different types of shocks. Is not always easy to find out what kind of shock is basically the case with your patient or with our patient. And sometimes this basically type of shocks can be together, coexisting, and that makes life much, much easier. As we know that what we used to do it in the past, someone hypertensive, we put an IV access in, 2 liters of IV fluids, and off you go. And we know now, obviously from the experience in the last few decades, that it can be pretty lethal and harmful for our patients. This slide is, again, as in a very busy slide, but they're the shock protocols. There are lots of them there. Since 2000, there are lots of shock protocols that come out. And mostly used is now so-called rush protocol. And I'm just going to talk about rush and variation of it. And rush is basically standing for rapid ultrasound in shock and hypotension. That was created also by Scott Weingart, who's an American emergency physician. And the principle was mainly about 3 steps, talking about the pump meaning the heart, and the heart of everything. And the tongue is meaning the chest cavity, abdomen, and pelvis, also including IVC as a basically a tool to have a look if the tank is full or empty. And also the pipes meaning the vessel, and the main vessel is obviously the aorta, maybe the cause of the shock of the patient, and looking for DVT. And I just want to show you just a variation of it. It's exactly the same thing. Maybe it may be confusing, like pipes and pump, tank, and pipes. There is a mnemonic, is so-called high map. That's what exactly does the same thing. Heart, IVC, M for Morrison's pouch, meaning basically fast and looking into abdominal cavity, and pulmonary. Pulmonary meaning is the lung. On this is just mnemonic. There's a pulmonary with the lung, but is on the bottom. It actually should be on the top in the connection with heart, but in combination with just as a mnemonic, just basically to remember maybe high map. Basically, what do? We look at the heart.
at the center of everything if we assess a patient, because at the end is the heart, is the organ, is delivering oxygen and improving oxygenation and perfusion of the tissue. And therefore, it is one of the most important step of our using the shock ultrasound or the integrating ultrasound into patients with shock. Here we are looking for, obviously, mainly in the left the contractility of the left ventricle, just to see what the left ventricle does, the size of it. And then we are comparing the size of right ventricle with the left ventricle. And obviously we are looking for pericardial effusions, meaning maybe it could be a cardiac tamponade. And that's mainly the points we are interested in. What do you think about this heart? Is it doing okay? When you look at on the right-hand side is the left ventricle. Is it doing all right or not? It's basically in a poor function of left ventricle. What we are looking for is really, is it good or bad? You know, just especially when you start as a novice, just to focus on the basics, and then you just like, is it good or bad? That will give, basically, you can then integrate this information into your clinical judgment and find out what the problem is with the patient. What I do is always, when I do heart and lung together, basically I'm not going like, you know, I'm going high map down and then lung at the end. No, just the heart and lung, and that goes along very nicely because it's so interconnected. Basically the heart, then while you are doing subcostal window, look at the IVC and come back to the chest while you are looking what the problem is with the lung. What we see is that was basically so-called B lines, very wet lung. There was a patient in acute heart failure with pulmonary edema. Here is a patient, there was a patient with cancer and big pericardial effusion, and as it says, a PE, it doesn't mean pulmonary embolism, but it's just basically pericardial effusion, and that's in the clinical context, but this patient was absolutely shocked. There are other signs and other views, but because you have got this picture and then you've got a clinical picture in front of you, and then you make the judgment and do the good things about ultrasound. You can use it for your basically procedure, especially if you want the pericardiocentesis, and ultrasound is a beautiful gadget to help you with that too. And what we are looking at the heart is, another thing is the size of the right heart, looking for right heart strain. That was a patient that was 56 years old, and so that should play. I'll just show that one here then. The second view, this of the heart, as you can see, the left ventricle is in D shape, meaning that basically the right ventricle is dilated, is pushing the left ventricle, and that it just takes the shape of D, meaning that the pressure on the right heart is huge in acute settings. Obviously, then we put all these things together and thinking this patient has got massive PE. That patient we had we thrombolized because of the settings without the CT. After the heart, we just while we are doing the heart, we're just looking at the IVC, looking if is it full or empty. Anything between, again, we just take it cautiously, and if it is empty, obviously, then you can see the causes. It can be basically hypovolemic or distributive. And if it is big, and then that could be cardiogenic or obstructive, like a PE and tamponade. There are two pictures of IVC. On the one side is the empty, very small and collapsing fully, and the other one is large IVC. Again, then you put that in clinical context and with all your other imaging
and investigations and use it to your advantage to make the right decision. Morrison's pouch, meaning basically just doing the application of fast, what I call it basically, when you look at the chest and lung, just go to the next big cavity, which is the abdomen. When you look at the abdomen, just use your fast skills if you have got it, and then you start best on the right upper quadrant. Very useful also in non-trauma patient, and I have found it useful. In the last few years, I saved at least probably 3 young ladies' lives because of ultrasound, because of the right decision and the right time and right treatment. And this is really crucial to have this skill. That's basically this lady. She was 31 years old. She came. She was treated for septic gastroenteritis, but she had actually ruptured ectopics. It took me less than 30 seconds what the problem was. The patient was already in the department for 4 hours, and she was in resus. And when I went, they called me because the patient was deteriorating, and ultrasound, Morrison's pouch, and then that was basically the video clip I had. And while I was talking to the patient, could you be pregnant? Put my probe, and then I know what the problem was. And in 5 minutes, she was out of the department to the operating room. The pipes, or high map A, aorta, and obviously we're just looking for abdominal dissection of the aorta. That was in a patient. Unfortunately, he died because we delayed. We didn't recognize that he has got ruptured aortic aneurysm. And by the time I was involved, patient was passed away or arrested on CT. He was having CT KUB because we thought it was a flank pain. And there's a picture of aortic dissection. Because of the time, I will just go. If you advance in your ultrasound skills, obviously, then the pipes, you can look for DVT. What it helps is with, if you've got a patient is going to arrest and you think this is massive PE, and then if you find DVT, that gives you another tool that makes your decision easier to say, now I'm sure this is massive PE, patient is going to arrest, I'm going to thrombolize this patient. Okay, time is going on. There's pulmonary, high map. The lung is always actually with the heart together, but it's on this mnemonic is on the bottom. And this important thing is lung ultrasound is actually easy to learn for certain conditions and extremely useful. Echo can be complicated apart from the basic windows, but lung is for you the beautiful escape tool, because if the heart is not working, you will see lots of B lines, meaning wet lung, and you will see pneumothoraces, you will see pleural effusions, pneumonias, and so on. Time is running. This is a picture, video clips. One is normal where the pleural sliding, the other one, there is no sliding in a respiratory failure patient. And that's one picture again, pulmonary edema. Then we can look for effusions, and this is fully consolidated lung. Okay, I was just going to talk about the evidence, but I think my time is run away, now out. I'll just do a summary, and we just finished. I'll just do summary. There are the pictures you have You seen. can speak for 2 more minutes, no problem. Huh? You can speak for 2 more minutes. Okay. There are the cases, but there is no time. As a 15 minutes, unfortunately, very short. There are lots of cases there. To summarize, ultrasound really will or can help you in managing critically ill patients, especially with undifferentiated shock. And what our President Professor Bashar Jandar also mentioned, I heard him a few times, making the right decision, right diagnosis, and right treatment in timely manner, because time is crucial if your patient is very sick. If you want to save this patient's life, you need to use all your clinical skills and everything available to you, but the ultrasound is extension of your clinical skills
it is unbelievable tool if you learn it. And if you practice, if you basically then become competent on it, it just will save lives. And especially if your patient is very sick and you need to make a right decision. I've got lots of cases and where really ultrasound made definitely different, and I'm pretty sure in certain cases it may have ended up very badly. Any questions? We'll take the questions at the end. We'll take the questions at the end. Okay, yeah, that's no problem. Yeah. Thank you. Bye. The next speaker, it's always a pleasure to introduce Errol. He's a mentor for many people, like Professor Bashar Chander is there. He will be speaking about the role of point-of-care ultrasound in resuscitation. Yes. Good morning, everyone. I'm very glad to be here after so many years, and I feel that I am giving my first lecture, as I am giving my first lecture because of 2 years period, 2 years gap, and really I am happy to be with you. And also, I would like to thank my Professor Bashar Chander to invite me and accept me in his team, and also Dr. Srinath Kumar for his great invitation. Thank you. Today's topic is the use of ultrasound in cardiopulmonary resuscitation, use of POCUS during CPR. It is a very hot topic, but not like COVID. Really hot topic in the last 10 years. This is my lecture plan. I will talk about the milestones for POCUS in emergency department. And then after that, when and how you use ultrasound during CPR, arrest patients. And I will talk about the role of POCUS in cardiac arrest. A little bit, I will talk about the conflicting studies about the POCUS using CPR. And I will give some practical recommendations for your performance of POCUS during CPR. Really good recommendations. And I will try to sum up the lecture. As all we know that the ultrasound come to the emergency world during 1970s and emerged from the German trauma surgeons. Dr. Zeki knows better than me because he was there during this period. And they did ultrasound first in trauma patients. And after that, the trauma literature, ultrasound literature grows up, and there will be, there are a lot of guidelines, protocols now in emergency world, like ACES protocols, like Dr. Zeki told, RUSH protocol, FOS protocol, FOCUS protocol. We have a lot of protocols. And after this bulk of literature, American Society of Echocardiography and also the American Academy of Emergency Medicine physicians sit around a table and release a statement about the use of ultrasound during CPR. And what did this statement say us? That first, you can use
echocardiography or ultrasound as a non-echocardiographer or non-cardiac physician, I mean. But you should be well educated, well trained, and well experienced, and you should use ultrasound as an adjunct to the physical examination of the patient. So only you can use echocardiography as an adjunct to the physical examination. And after that time, in 2015, American Heart Association guidelines put the use of ultrasound during CPR in ACLS algorithms as Class 2B recommendations. And also the European guidelines embedded use of ultrasound in their guidelines. When we look at the literature, we are at the first rank. We are at the first rank who use ultrasound in their practices. 95% of emergency medicine specialists use ultrasound during CPR compared to the other specializations. And where we can do ultrasound during CPR and with which probe, according to literature again, the best view is the subcostal view, and best probe is the curvilinear probe. And at what time you should do ultrasound during CPR? You should do ultrasound during CPR during the pulse check periods or during the back valve mask ventilation of your patient. So what we have learned until now, use of subcostal view, use of subcostal view, and use of curved linear probe, and use of ultrasound during CPR during the pulse check of the patient, and also you can use it during back valve mask ventilation. Now, let's look at the cardiac arrest overall. When we look at the European literature, we see that approximately 30,000 of the patients in cardiac arrest patients, the initial rhythm was 20% of the time was a shockable rhythm. This is an UK study. So you see your arrested patients in either pulseless VT or ventricular fibrillation in 20% of the time. The rest, 80% of the cases were either asystole or pulseless electrical activity. Please keep this in your mind because I will come to this information 3 or 4 slides later. So we know that there is an increasing trend of non-shockable rhythms as initial rhythms presenting to our emergency departments, 80% and 20% as compared to the shockable rhythms. We can use our ultrasound during CPR as a diagnostic tool for pulse check, during the pulse check, or as a prognostic tool to differentiate the shockable rhythms with unshockable rhythms, and as a tool for decision making for stopping the CPR or not. So this is the tripod of use of ultrasound during cardiopulmonary resuscitation. When we look at the check of the pulse with your hands, we see that low sensitivity and low specificity. And we also see that high inter-provider variability. And according to the literature, accuracy is just reaches approximately 80%, and low sensitivity and even lower specificity for pulse check with our hands. And this is because it depends on your patient's body habitus, and also it depends on your
experience. And if we look at the adult patients also, approximately 10% of the patients with no carotid pulse during the bypass were not recognized by the providers. So specificity is even lower in these patients. So what you can see during CPR with your echocardiography probe or with your ultrasound machine, either you can see a ventricular fibrillation like this image, or you can see a still heart, the heart not moving. This is called asystole. But you can see some QRS changes on ECG while your patient has no pulse and with no cardiac activity. In this case, your patient is called what? Pulseless electrical activity. Or your patient may have a flat line on ECG. In this case, you have no activity and you have a flat line on ECG. This is called true asystole. Or with RS patient, you can see a cardiac activity like that. And also you can see on ECG there is some QRS changes, okay? But no pulse. And this is called pseudo-pulseless electrical activity. Pseudo-pulseless electrical activity. If you see a flat line on ECG in this patient with cardiac activity, in this time, this is called pseudo-asystole. This is very important. So you can see shockable rhythm. You can see a true asystole with no cardiac activity, with no ECG change, flat line, true asystole, or with no cardiac activity, but ECG changes on tracing. This is true pulseless electrical activity. Or you have a cardiac activity in ultrasound, but no pulse, and also some QRS changes in tracing. This is called pseudo-pulseless electrical activity, or flat line. This is called true asystole. So this is, as I said, called pseudo-asystole and pseudo-pulseless electrical activity. Now we know that if your patient has cardiac activity in ultrasound image and if no pulse, your patient has more chance to survive to discharge from hospital, more chance to survive, comparing to the patients with no cardiac activity in ultrasound images. What I mean that, according to the literature again, we see that in patients with pulseless electrical activity, we see nearly 40 or 50 times of the patients has some kind of cardiac activity. What is this called? This is called pseudo-pulseless electrical activity. And also, if we check the asystole patients, we see 10% of the time we have some kind of activity in asystole also. This group is called pseudo-asystole. Is it okay? So, I'm sorry. Oops. Yes, 10% of the time we have cardiac activity in patients with asystole. And if you see any cardiac activity in your patients, in your cardiac arrest patients, your patient has 6 times more chance to survive from hospital. So this is very important. What is important? To check that your patient has cardiac activity or not.
in RS patient, okay? If he or she has cardiac activity, 6 times more chance to survive to discharge from hospital. This is the diagram for this study, and you will see the outcome results. And retrospectively, they have analyzed that. Only in patients with cardiac activity. Only in patients with cardiac activity during cardiac arrest. If you use the drugs other than the ACLS recommendations, just like continuous inotropic infusion or intralipid management or calcium channel blockers, something like that. This is called continuous adrenergic groups. If you use drugs other than the ACLS recommendations in these patients with organized cardiac activity, your patients has more and more chance to survive to discharge from hospital. So what we do, we check our patients that whether this patient has cardiac activity or not, and also we check that this patient's cardiac activity is organized or not. If you have an organized cardiac activity in an RS patient, and if you use continuous inotropic agents, drugs, you have a better chance to survive. So this is very important. And if you look at the literature again, approximately you can find 5% of the time, 5% of the cases, you can find pericardial effusion, and if you do pericardiocentesis to these patients, you can save 2% of your patients, and you can increase your patient's chance to survive. So it is very important to do ultrasound in cardiac arrest. And ACLS teaches us that we have 5 A's and 5 T's during during pulseless electrical activity guidelines. If your patient has pulseless electrical activity, you have to think these differentials, okay? All we know this. And if we integrate our ultrasound to this algorithm, to the pulseless electrical activity algorithm, we see that we can divide our patients into 2, with patients with narrow QRS and patients with wide QRS complexes in pulseless electrical activity. And if your patient has narrow QRS activity, please check cardiac image. If your heart works hyperdynamically, and if your patient has narrow QRS complexes on ECG, that means that you have a pressure problem. Either this pressure problem due to tension pneumothorax, pericardial tamponade, or mechanical hyperventilation, increased pressure problems, or your patient may have hypovolemia, decreased pressure problem. If your patient has small QRS changes on ECG, and if you see a hyperdynamic heart, if your patient's ECG shows wide QRS, that means that your patients have electrolyte problems, drug problems like toxin ingestion or myocardial infarction. And in this patient, you will see the heart is hypokinetic, doesn't move hyperdynamically. So what do you do? First, check the ECG and look at the QRS whiteness. If you see small, put your echo probe to your patient and
check the heart. If your heart is good functioning and hyperdynamic, you will differentiate the pressure problems in your patients. But if your heart is big and hypokinetic, this time you should suspect the electrolyte changes and also toxins and severe myocardial infarction. Small ECG, hyperdynamic heart, leads you to think the pressure problems, either pericardial tamponade or tension pneumothorax, or if your patient depends on mechanical ventilation, your mechanical ventilation adjustment must be done in this patient, or you can see a big right ventricle, as seen in massive pulmonary emboli. If your patient has a white QRS during cardiac arrest, in this time you will see hypofunctioning heart and big heart, and you will think severe acidosis, electrolyte problems, and also the pump failure problems in this patient's group. Yes. After these differentials during ultrasound use in CPR, now we can also determine about the prognosis of the patient. And we have seen that in the literature, if your patient has no cardiac activity, the prognosis is very bad and very, very little chance to survive from hospital discharge. But does this ultrasound use in CPR associated with delays in chest compression? This is the drawback of ultrasound. If you use it during pulse check, you can increase the time for pulse check duration, and this will lead to decrease the chest compression fraction during the cardiac arrest management. And there are two studies, and these two studies showed us that we have doubled the ultrasound pulse check duration during the ACLS, during the CPR management of our patients. But in the literature again, we can decrease this pulse check duration lengthening with video-assisted teaching. And teaching is important here. You can easily decrease this pulse check lengthening delay. And also there are a lot of drawbacks for these two literature, and the main drawback is very small sample size, and just one performer is working there with pulse check and ultrasound use. International Federation of Emergency Medicine Society advised us that you should do ultrasound during CPR with the core skills, core applications. What are these? Fluid, you should check fluid, form, function, and filling of the heart. And if you have time, you can go to the lung and IVC, and if you have more time, you can add to these applications abdominopelvic aorta, DVT, and airway also. This is a little bit confusing, but this is this is better, which I use in my department. This literature, this manuscript recommends that first, during CPR, at the very first minute, check for cardiac tamponade, and after 2 minutes cycle, you should check right heart strain of your patient, and after 3 minutes cycle, you should check again the cardiac activity of your patients. This is the cardiac arrest sonographic assessment pathway. And based on the prevalences of the pathologies in arrested patients, most commonly we see the cardiac tamponade. You can intervene this. And the second most commonly seen pathology is the pulmonary emboli, and then you can check the cardiac activity. As a summary,
you should use your ultrasound during pulse check, subcostal view. And after that step, please determine the presence and absence of cardiac activity. And if your patient's cardiac activity is organized, you can start continuous inotropic support to your patients. You can increase your patient's survival to discharge. 5 H's and T's combined with the ECG and also with the collateral history from the patient's relative is very important because we are doctors, not ultrasound technicians. And don't forget to search around the pericardium first step. And at the second cycle, look at the right ventricle. And at the third cycle, check for the heart motion again. And you can also decide whether stop or continue your cardiopulmonary resuscitation with your ultrasound. Thank you very much. Thank you, Dr. Errol. We'll take the questions at the end. The next speaker is Dr. Hassan Al-Thani. He'll be speaking about invasive airway management. Huh? 1 minute. To thank the organizing committee for their kind invitation, and also the IBAT, the Emergency Physician Association of Turkey, for preparing this outstanding program for the 17th National Emergency Medical Congress. Special thanks to Professor Kandar for his kind personal invitation, and also for Mr. Amir Titak for his also communication and uploading the presentation. My name is Hassan Al-Thani, and I'm from Doha, Qatar. I'm going to present on the invasive airway management. I have nothing to disclose for this presentation. The objective of my presentation is to have an overview of invasive airway management in a trauma setting. And I will go over 5 elements: introduction, indication for endotracheal intubation, options, local experience, and I will conclude with finally. Ensuring patent airway is the first priorities for any trauma patient, as ATLS instruction and education tell us, ABC. This is essential because effort to restore cardiovascular integrity will be unsuccessful unless the oxygen content of the blood is adequate. And airway management in trauma is challenging. And I'll give you an example of such patient who present to our trauma room with penetrating injury to the anterior chest wall, but the exit site was going to the lateral aspect of the right neck. And the challenge, because these patients usually present in an urgent setting, their stomach is full and there is a risk of aspiration. The injury can be located to the neck as a region, and this will distort the anatomy for intubation. Head injury can be a worse outcome if intubation is difficult. Cardiovascular and respiratory compromise is a common in trauma patient. Pre-existing comorbidity and a challenge anatomy due to hematoma, or also the site and location of the injury. And inadequate assistant
and especially in a pre-hospital setting, but also in a hospital setting when you work with a team that don't communicate